Neja, Umkherat'ın Fergal Kurdi. Arkadaşlar Kürtçe derslerimize hoş geldiniz. Bundan sonra haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hep birlikte en temelden başlayıp en ileriki seviyelere kadar Kürtçe öğreneceğiz. Öncelikle ben kimim? Benim ismim Gülistan. Halihazırda Enstitüya Kurdi İstanbul'da yani İstanbul Kürt Enstitüsü'nde Kürtçe dersleri veriyorum. Şimdi gelin biraz konuştuğumuz dili tanıyalım. Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dil. Hint-Avrupa dil ailesinin İrani Diller Kolu'nda yer alıyor. Avrupa dilleri ve Farsça gibi diller Kürtçenin akrabaları arasında sayılıyor. Peki Kürtçenin kurmancı lehçesini öğreneceğiz dedik. Diğer lehçeler neler? Arkadaşlar Kürtçe 7 tane lehçeye sahip. Kurmancı, Kırmançki, Lekki, Lori, Sorani, Kelhuri ve Hevrami Kürtçenin diğer lehçeleri arasında yer alıyor. Bu dersler Kürtçesini geliştirmek isteyen Kürtler ve en baştan Kürtçe öğrenmek isteyen Kürt dostları için hazırlandı. Umarım siz de en güzel şekilde faydalanır, öğrendiğiniz bilgileri kendi yaşamınızda da kullanırsınız. Yeryüzündeki en temel haklardan biri ana dilini konuşma hakkı arkadaşlar. Gelin hep birlikte Kürtçeyi konuşalım. Evlerimizde, eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla Kürtçe konuşalım. Kendinize iyi bakın. Düminin hayır hoş yeri. دلی هوارن هیچا مخیرات فرقا کردی ایرو ام دست به آستکن نو دکن ام دست به آستا دویم دکن ev وانیجی وانه یکم آستا دویمه emi dve vaneyde dema nha u dema bede analize bresele binirin bu her vuha emi hini mijareken nu bibin tavanga ne bin afkri juha asta yekem deme dema nha u dema be berfrehi mediti bun nha milisar bresele bisekne yani object nesneyi bisekne. Arkadaşlar ikinci kurun ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk kurda ayrıntılı işlediğimiz şimdiki zaman ve gelecek zamanı bir tekrar edeceğiz. Ve biz bu zamanları görünce daha çok fiil çekimine ve özneye bakmıştık. Şimdi bu dersimizde ise nesnenin durumuna bakacağız. Şöyle açıklayabiliriz. Ben elma yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim diyoruz Türkçe'de. Ama bunu Kürtçe yazarsak ya da Kürtçe söylersek ben elmayı yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim demek zorundayız. Bu elmayı kavramını göreceğiz yani. Zaten artık yavaş yavaş mantığının oturması gerekiyor değil mi? Elma dediğimiz yani yalın olan her durum dışında elmayı, elmada, elmadan derken hep bükümlü halini kullanıyoruz. Peki ben herhangi bir elmayı yiyorum ya da ben bazı elmaları yiyorum. Yani o belirsizliği nasıl vereceğiz? O belirsizliği de Davanga ne binafkiri konusuyla vereceğiz. Davanga ne binafkiri. Şimdi ilk dersimize geçelim. Yalnız dersimize geçmeden önce şöyle bir bilgi de verelim. Artık ikinci kur olduğu için Kürtçe ağırlıklı olacak. Özet olarak ya da önemli yerleri yine Türkçe açıklayacağız. Nihajı em derbasi dubaraya dema nihabibin. Hevano vek me got şuha me berfrehi medit dema niha. Leker çava çedbu em peşi serminak ekip için. Ez diçim. Burada dı yekeye kartafa demanha, çe heye koka demanha, ujbo eze heye kartafa kesane. Her sittin bahevdu, edi lekere pektiğinin dı demanha de. Anji ez naçım edi dibeneyin yavi. Mesi cureyin lekeran diydi bun. Xaru, pekati u hevedudani, eminaha yek biyek minake wan binirin. Leker ke xaru xwarin, emzaf bikartinin, kokavi tene xoye, em çawa dibêjin di dema niha de ez dixwim ançe ez naxwim. Sê cureyên lêkerên pêkhatê hene, yek bi înê dixedin, yek bi andinê dixedin û her wiha lêkerên ku bi pêşgirê çêdibin. Hevan yê înê dixedin zaf hêsan em tenê înê davêjin û kok dimîne destê de. Wek mînak kelîn lêkeran me ye gava em înê bavêjin destê de tenê kel dimîne kokavî. Gavaz bêjim av dikele edi ez wateya av niha dikele dedim. Anji av nakele neyin yavi. Wek gerîn, wek firîn, wek bezîn ev te mînake ve cureyne. Lêkerên ku bi andinê dixedin dîsa hêsanê reya wa em çi dikin andinê davêjin cihêwî intînin. Êdî koka kelandinê dibe kelîn ew dikelîne bu hevokekê dema niha. Em hevdû nexin kelin koka kelandineye, kel koka kelineye.
Lêkerên ku bi pêşkirê çêdibin hinek digoherin hevano me asta yekem de me gelek car me binêwî xêz kir. Me got kurmancî de her tim ya giring lêkera me ya bingehîne. Ji ber vê yekê em qartafên kesane, qartafên demê an jî qartafên neyniye her tim tînin pêş ya an jî paş ya koka lêkera me ye bingehîn. Wek mînak. Vekirin ji kirinê bûye vekirin. Aslında kirin lêkereke din e, êdî ve hatiye pêşawî bûye vekirin. Ez çi dikim? Koka kirinê tenek kê ye? Ji ber wî jî ez diye yani kartafa deman ha ez dixim vê derê nîvê ve û kê ye. Yani pêşkir û kê ye. Çawa çêbe tu ve dikî, ez ve dikim, em ve dikin, her tim dikeve navberê. Her wiha kartafa neyînî jî tu ve nakî, ez ve nakim, dîsa dikeve navberê. Lêkerên heve dudanî çawa bûn? Yek lêker hebû, yek jî cînav, daçekan pêveke nû hebû. Dihatin ba hevdû, lêkereke nû çêdkirin, me ji van re jî digot lêkerên heve dudanî. Wek mînak amade kirin, bala xwe bidin dîsa ji kirinê bûye. Ço gava me ev mijar dît, me got kirin an jî bûn ji van gelek lêker çêdibin. Yek jî ev e, amade kirin êdî lêkereke nû ye, ez dîsa kirinê dikişînim. Koka kirinê çi ye? Tenek kê ye. Gava ez bêjim em amade dikin. An jî ez amade dikim, tu amade dikî, an jî ez amade nakim. Hevalno me ev sê cûreyên lêkeran. Me di asta yekem de cuda cuda, di dersên cuda cuda de me dît hûn jî dikarin li van bi berfirehê binêrin û temasîn we hebe û dikarin çareser bikin. Arkadaşlar şimdiki zamanın kısa bir özetini geçelim. Şimdiki zamanda zaten 3 ders ayırıp çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük birinci kurda. Eğer eksiğiniz varsa önce o dersleri izlemeniz daha faydalı olacaktır. Fiilimiz nasıl çekimleniyordu? Lêker yani fiilimiz. Dı vardı şimdiki zaman eki. Kolka demanha vardı. Kolka demanha'yı da şöyle söylemiştik. Türkçe'de 2 tür kök var. Bir şimdiki zaman kökü, tıpkı burada olduğu gibi. Bir de geçmiş zaman kökü. Geçmiş zaman kökünü tüm geçmiş zamanlarda kullanıyoruz. Şimdiki zaman kökünü şimdiki zamanda, gelecek zamanda ya da birçok tipte kullanıyorduk. Ondan sonra da kişi eklerini getiriyoruz arkadaşlar fiilin sonuna. Burada 3 tür fiil görüyoruz. Bunların her üçünde birinci kurda ayrı ayrı çok geniş bir şekilde işlemiştik. Haru yani sade fiil örnek olarak Harun'un yemek yemek fiilini verebiliriz. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Bakın, önce zamirimizi kullanıyoruz. Ben için es. Şimdiki zamanda da geniş zaman aynı şekilde oluşuyordu. D getiriyorum, kökü getiriyorum, hue ve ez için olan kişi ekine ez dihum, ben yiyorum oldu. Türemiş fiillerde işimiz biraz daha kolaydı. PKT yani türemiş fiillerde. Çünkü bunlarda kök bulmak daha kolaydı. Örneğin kelin yani. Bu ne? İnle biten bir fiil grubuna giriyor değil mi? Ne demiştik? İnle biten bütün fiillerde sondaki ini atarak kökü elde ederiz. Her ne kadar sade fiillerde kökler düzensizse de bunlarda ini atarak direkt kökü elde edebiliriz. Buna örnek olarak frin uçmak verebiliriz ya da yarın gezmek verebiliriz. Bazin koşmak verebiliriz. Kelinden in atınca elimizde kel kaldı kökü, kaynamak fiilinin kökü. Av dikele dediğimde artık su kaynıyor demiş oldum. Eğer bir fiil andın ile biterse andını ine çevirerek yeni fiil kökünü oluşturabiliyoruz. Kelandığında kaynatmakta andını atıyoruz. Yerine in getiriyoruz. Kelin artık kelandın fiilinin, kaynatmak fiilinin kökü oldu. Evdi kelin ne dersem o kaynatıyor olmuş oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi verelim. Ne demiştik? Eğer bir fiil inle bitiyorsa işte kaynamak, kızarmak, gezmek, uçmak, koşmak gibi kendi kendine olma anlamı var biraz. Eğer andınla bitiyorsa biz o fiili geçişli yapıyoruz. Kaynatmak, kızartmak, gezdirmek. Hep fiilin sonuna andın ekleyerek bu şekilde dönüştürebiliyorduk. Dediğim gibi bunları çok ayrıntılı görmüştük zaten. Örnek alarak oluşmuş türemiş fiillerde ise durum biraz daha değişiyordu. Çünkü ne demiştik? Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiildir. O yüzden biz çekimlerken fiilleri asıl fiil kökünün önüne getiriyoruz eklerimizi.
Ve kırından oluşmuş, yapmak fiilinden oluşmuş yeni bir fiil, açmak fiili oldu. Ben dedim ki her zaman asıl fiil önemli. Kırın fiilinin kökü, yapmak fiilinin kökü sadece ke. O yüzden ben zaman ekini ya da olumsuzluk ekini ya da kişi ekini hep ke'nin önüne ya da arkasına getiriyorum. Benim için her zaman önemli olan asıl fiilim. Burada ve sadece bir örnek. Belli başlı örnekleri de görmüştük. Mesela ve kırın var. Ra vardı, ra kırın gibi. Hıl vardı, hıl kışın gibi. Bunları zaten artık aşina oluyoruz. Birkaç tane var, çok fazla yok. Yine dediğim gibi TKT konulu derste, birinci kurda bunların hepsini ayrıntılı görmüştük. O zaman ben tu ve the ki dersem sen açıyorsun demiş oluyorum. The'yi nereye getiriyorum? Asıl fiilimin önüne getirmiş oluyorum. Evet, dudani birleşik fiil. Bu da nasıl oluşuyordu? Bir fiil, onun yanında ya bir kelime olur ya bir edat olur ya da bir zamir ya da birkaçı birden olmuş oluyor. Ve bunların hepsi bir araya gelip yeni bir fiil oluşturuyor. Burada da kırından oluşmuş bir fiil var. Kırın yapmaktı. Amade kırın hazırlamak oluyor artık. Yine kırını çekin diyorum. Asıl fiil kırın olduğu için. Şuradaki mantık gibi. Em amade kırın dersem biz hazırlıyoruz olmuş oluyor. Hepsinin olumsuzunda ne yapıyoruz? D'yi kaldırıp yerine na'yı getiriyoruz. Ezduhum, nahum, avdikele, avnakele, evdikeline, evnakeline, tuvvediki, tuvvenaki, em amadedikin, em amade nakın gibi. Bu da şimdiki zamanın özetiydi. Nahaceme derbası dema bey bibin. Dema beyde işte koyam dema nahahim bibin karime hesantre jiberku disa koka dema nahaye. Leker çava pekte edidicihe D'ye de b heye. U koka dema naha heye. Disan koka dema naha bıkartini. U kartafa kesane heye. Çoğu me kalsek beri me ev leker ditibun. Koka vaçi me ditibun. Naham teni minakem van binerin. Çava çetbe de dema b de gavaz beşim. Eze bukhum. Burada d, anjime gotu bu ve eftef dema b de tem karani. Edi em diğer atkın cevdeşi. Bu dinin lekerame der kere peşame. Eze bukhum. Anji neyinyavi çubu eze nehum. Av de bükele. Av de nekele. Ewe bükeline. Ewe nekeline. Tuye beki. Tuye beneki. Hevanı dvırda şehne kıraştı göre. Evneka bu hemen şekli çedbin le gaval le kerek bu peşkireki çebe em kartafa buye bıkar naynen. Ya bıraksi gelekes devoka xoda bıkartine em ne bejin evci şaşın le dı standart ede em musa kabul dedi. Yani kartafa buye em bıkar naynen. Tuye veki, eze çekim, eve raze, vi şekli. Hevacudan işte sab hemen şekli emi amade bıkın. Vakımın got yani pişti koyam koka deman hahim bibin ediyedin hesanın. Zavçık naguhere endisaj birnekin neynya ve gnneye çetbe. Hemut işten kubu bıye çetbin meçi dikir bıye davet cevide nedani. Vak senin necbo demabe. Gava ferman edecim. Gavaz bejim. Ve xwarne bixwe. Ez karim dîsa bêjim nexwe neyinyavi. Yani ez bu her tim davişim cevde ne diyelim. Evet arkadaşlar, gelecek zamanı da biraz özet geçelim. Burada eğer şimdiki zamanı iyi anlarsak işimiz çok kolay çünkü aynı kökü kullanıyoruz. Koka demanaha yani şimdiki zaman kökünü kullanıyoruz. Bir iki farklılık var. Tabii ki gelecek zaman olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? D'yı atıyoruz, yerine b getiriyoruz. Şimdiki zaman kökümüzü kullanıyoruz. Ve bir de kişi ekimizi kullanıyoruz. Bunların az önce köklerini tek tek ele almıştık. Bir de arkadaşlar gelecek zamanda bizim bazı edatlarımız var, zaman edatları. Gelecek zaman için d ya da burada yazmıyor ama v, bunlardan bazıları, hepsini kullanabilirsiniz. En yaygın olandır. Eze, bakın burada d'yı attım artık b getirdim. Eze buhum dersek ben yiyeceğim oldu. Av de bükele. Ne yapıyorum? D'yı atıyorum. Yerine b getiriyorum. Ya da eve bükkeline, o kaynatacak. Tuye veki, sen açacaksın. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herhangi bir b eki yok.
Bunun sebebi ise yine birinci kurda ayrıntılı gördüğümüz bir nokta. Eğer bir fiil örnek alarak oluşmuşsa b'yı atıyorduk. B'yı atıyorduk. Olumsuzda yine kullanıyoruz. Tuye ve nekki olumsuz hali. Burada olumsuzluğu belirtmek zorundayız. Ama b'yı kullanmıyoruz. Kullanan bir sürü kesim var aslında ama standart olarak bunu kabul ediyoruz. Bunu tercih ediyoruz. Bileşik fiil yine aynı şekilde. Kök değişmiyor, hiçbir şey değişmiyor. Eme amade bakın dersem biz hazırlayacağız demiş oluyorum. Peki. Disa me ev mücacı biber frehidit bu. Tavangan nafkri. Em hinek jijyana xamina kabidin. Ve kavaz beşim teçavi, bavi ez fem dikim ku evve keseke jine. Yani meye zayandavi. Bakılır. Meye. Herkes bu fazın cihe ve de nav bikar binim. Ez beşim mesela vek minak zozan. Herkes beşim teça zozan efnek gem dimine. Çiber ku divez ve deri bıtavını. Çima ve bıtavını mevcidiyeti bu. Zırave kandeya duyam her tın bıtavı. Nexwazi çawa bêjim ez ê zozanê bitewînim, ez ê bêjim keça zozanê. Çima ez êyê bikartînim? Ji wêyê êdî bu keça zozanê bi heman şeklî heke kes dîsa jin be yani me be bavê sultan na bavê sultanê. Hekez bêjim keça wî an ji bavê wî ez ji wî wîyê fehm dikim ku ew kes mêre. Zayandavî nêr em wisa bêjin. Hekez bixwazim cînavkina nav bikarbînim. Yani ez nav bidim, ez nebêjim wî. Ez diyar bikim ku ew kes kiye. Ez çawa bêjim? Keça adar na, keça adarî. Dîsa ji wîyê îdê û te peyvan nêr ditewîne. Bi heman şeklê bavê hogir neraste bavê hogirî de em bitewînin. Hevano me gotibu pêşî qartefa yani tawangan nêr ne mecburiye. Pêşî ne mecburî bû. Lê êdî mecburiye êdî em baldar bibin û em bikarbînin. Ji bo pirjimariyê dîsa mînakên xwe binêrin keça wan an jî bavê wan. Ez fehm dikim ji wanê fehm dikim ku ew kes pirjimar e. Ez qara du sê kesa dikim ez bêjim keça wan an jî qala bavê dîsa du sê kesan dikim dibêjim bavê wan. Hekez bixwazim cihê wanê de nav bikarbînim. Wek ez bêjim mêvan. Keça mêvan na neraste divê ez bitewînim û bêjim keça mêvanan. Bavê zarok neraste divê ez bêjim bavê zarokan. Ev an ji kurtê dîsa ji wanê an tê. Em di vir de jî dibînin ji xwe. Di vir de mantıqeke wisa dikarin çekin. Wek gava em rû kesek hemberî me be em nabêjin keça tu. Em dibêjin keça te. An jî em dibêjin keça min. Divê em teqez bitewînin. An jî em dibêjin keça we. Ez ê vê tawankê çawa diyar bikim di navan de? Pêşî bifikirin û ditewînin an na. Heke em bitewînin divê hûn navê jî bitewînin û hûn ê çawa bitewînin bi qartafên tawankê bitewînin. Evet arkadaşlar, yine birinci kurda çok geniş bir şekilde gördüğümüz bir konu var burada. Büküm kavramı. Büküm kavramının üstüne ayrı olarak bir ders yapacağız. Hatta 10. dersimiz, bu kurun son dersi bunun üzerine. Çünkü çok önemli bir konu. Şimdilik ipucu vermesi için bunu söyleyebiliriz. Eğer ipucudan fazlasını istiyorsanız yine bununla ilgili dersi izleyebilirsiniz. Ne demiştik? Tamlamalarda son kelime büküme uğruyordu demiştik. Keça ve ya da ba ve dersen bakın bükümlü zamirleri kullandım. Onun kızı, onun babası demiş oluyorum. Burada onun dediğim o kişisi bir kadın. Çünkü kadın için olan büküm zamirini kullanmışım. Peki ben burada zamir değil de isim vermek istersem, o kişinin ismini belirtmek istersem nasıl söyleyeceğim? Örneğin burada iki örneğimiz var. Zozan, Sıldan, ikisi de kadın ismi. Keça Zozane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Ya da Bave Sultane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Keçavi ya da Bavevi dersem anlıyorum ki o, yani vi dediğim kişi bir erkek. Çünkü erkekler için olan
bükümlü zamiri kullanmışım. Peki ben yine bunun yerine isim kullanmak istersem Heça, Adari ya da Bave, Hogri, yani bu isimleri büküme uğratmak zorundayım. Bir de şöyle bir şey demiştik. Önceden bu eril büküm eki zorunlu değildi. Yani biraz inisiyatife bağlıydı, opsiyoneldi. Ancak artık o kural değişti ve bunları mecburi tutuyoruz. O yüzden bir sürü kişi, yani kullanmayan bir sürü kişi görebilirsiniz çevrenizde. Ama dediğimiz gibi yani artık kullanılıyor. Eğer kastettiğimiz kişiler, yani onların dediğimiz çoğul, yani onlar diyorsak çoğulsa nasıl söyleyeceğiz? Echawan onların kızı, Bavewan onların babası. Benim yine isimlerde bu çoğulluğu vermem gerekiyor ve yine bükmem gerekiyor ikinci konumda olduğu için. Hechamevanan dersem misafirlerin kızı, Bavezarokan dersem çocukların babası. Arkadaşlar az önce o elma örneğinde verdiğimiz gibi hani dedik ya elmanın, elmada, elmadan bunları söylerken hep büküm halini kullanıyoruz dedik. Bakın buraya zolzanın, adarın, misafirlerin diyoruz. O un halini kullanıyoruz. Bu yüzden büküm halini kullanmak zorundayız. Evet. Şimdi nesne durumuna geçeceğiz. Bunları bir tekrar ettik. Çünkü artık göreceğimiz şeyler bu üç konuyla ilgiliydi. Em binerin çi dibêje, di dema niha û dema bê de bire ser ditewe. Hevano di dema niha û dema bê de. Ancî gava ez her ez, tu, ew, em, hûn, ew. Gava ez van bikarbînim, yani ez vaneka xer û bihêlim, divê biresira min, anko nesneya min, objeya min her tim bitewe. Du heb xer û nayên bahevdû, du heb tewang nayên bahevdû. Em dîsa bahsettin me hin mînakan dabû, em dîsa li ser wan bisekinin, êdî me koka wan tevî fêm kir ez bawer dikim. Herkes bêjim ez dixwim, tamam ez dixwim êdî em hîn bûne tewakê be. Lê herkes tiştê ku dixwim bixwazim diyar bikim. Sêv wek mînak. Divê ez bêjim ez sêvê dixwim. Divê ez bi serê bitewînim. Min bi çi tewandiye? Bi qartafa tewangê tewandiye. Ez sêvê dixwim. An jî dema bê de ez ê sêvê bixwim. Divê em êdî vî şeklî bêjin. Em neka xerûne di heb xerû nayên bahevdû. Divê yek tewandî be, dema niha û dema bê de jî bire ser ditewe. Kelandin. Kelandin. Heke tu dikeline tamam mevdî. Divir de pirsgirêk ne? Lê herkes bêjim av, ev tişta ku dikele av be, divê ez bêjim tu avê dikelînî. Tu av dikelînî kêm dimîne, hinek şaş dimîne. Tu avê dikelînî. An jî tu yê bikelînî dema bê ye, tu yê avê bikelînî edev divir de bire ser tewiya ye. Hevanı bila bala we bikişine melekera kelîne dîtibû lê divir de cih nagire. Kelîn, ji ber ku em nikarin bêjin. Ew lêker bire ser nagire, ne gerguheze, em ê berfirehî dîsa werin ser vê miçarê. Dîsa lêkera vekirînê, ew vedike tamam mefhem kir. Herkes pace bikarbînin, divê ez bêjim ew paceyê vedike. Hatta di devoka me de êdî ev e bûye ê, wek em dibêjin ew pacê vedike, ez pacê vedikim, tu pacê vedikî, wek pacê, em wisa dibêjin, ya bi rastî ji vir tê, kok paceyê û em bi êyê ditewînin. Di dema bê de jî tu yê paceyê vekî, dîsa divê ez bitewînim bi sera xwe. Em amade dikin, tamam divir de tiştek tuneye. Lê heke bi ser hebe, em şîv amade dikin na, em şîvê amade dikin. An jî nîniya wê em şîvê amade nakin. Em ê amade bikin, me ev dît. Lê heke bi ser hebe, em ê şîvê amade bikin. Yani dîsa tiştên me bi êye ditewin, tiştên nêr bi îye ditewin, tiştên pırjimar jî bi anê ditewin. Wek mînak ez dikarim vir de bêjim ez sêvan dixwim. Heke sêv jêkê zaftir be ez dibêjim ez sêvan dixwim. Yani ez du sêv bixwim, ez dibêjim ez sêvan dixwim. An jî ez ê sêvan bixwim. Divê ez her tim bitewînim. Arkadaşlar, burada çok önemli bir not var. Deman hav, dema bê de bire ser ditewe. Yani diyor ki şimdiki zaman ve gelecek zamanda nesne büküme uğrar. Şöyle söyleyelim.
Şu anda bu zamanlarda hep işte es, tu, ev, em, hun, ev yani yalın zamirleri kullanıyorduk. Zamir yalın olduğu zaman nesne bükümlü halde olmalı. Yani iki tane yalını yan yana kullanmıyoruz. Aynı şekilde iki tane bükümlü halde yan yana kullanmıyoruz. Bu söylediğim şimdilik biraz havada kalabilir. Geçmiş zaman konusuna geçince orada daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Örneklerimize bakalım. Ez duhum az önce gördüğümüz gibi ben yiyorum. Bunda bir şey yok. Ama ben yediğim şey elma ise ben elmayı yiyorum demem gerekiyor. Ne dedik? Elmayı anlamını vermek için hep bükümlü halde kullanıyoruz. Es sevdum. Burada elmanın cinsiyeti dişil kabul edildiği için şuradaki dişil olan eki kullandık. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde gelecek zamanda yine büküme uğratmam gerekiyor. Eze sevdum. Ben elmayı yiyeceğim demem gerekiyor. Kelandım fiilinde bakalım tutu kelini tamam burada her şey normal. Ama o kaynayan şey su ise benim demem gerekiyor ki sen suyu kaynatıyorsun. Tu ave dikelini. Ave dikelini. Bakın biri sade biri bükümlü. Ya da tuye bikelini sen kaynatacaksın. Tuye ave bikelini sen suyu kaynatacaksın. Arkadaşlar ilk o fiil grubunda kelin kaynamak fiili de vardı. Ama mantığını siz de kurabilirsiniz. Kaynamak geçişli değil. Yani nesne almıyor. O yüzden ben nesneyi büküme uğratamıyorum o tür fiillerde. Şu anda elimde bir nesne yok. Kelin fiili için, kaynamak fiili için söylüyorum. Hani neyi kaynamak, işte kimi kaynamak, bu soruların cevabı olmadığı için onu geçişsiz kabul ediyoruz ve nesne almıyor fiil. Ama kelandın kaynatmak, neyi kaynatmak, suyu kaynatmak, çorbayı kaynatmak bunların cevabı var yani bu geçişli bir fiil. Vekirin açmak fiili evvedike. Yine bunda bir problem yok. O açıyor. Ama nesne kullanacaksan ev paceye vedike. O pencereyi açıyor. Tuye veki sen açacaksın. Tuye paceye veki sen pencereyi açacaksın. Em amadedekin biz hazırlıyoruz. Eğer orada yine nesneyi belirteceksem em şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlıyoruz. Ya da emi amadedekin gelecek zaman cümlesi biz hazırlayacağız ama emi şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlayacağız demiş oluyorum. Arkadaşlar şimdi el seve dokum dersek az önce söylediğim şey ben elmayı yiyorum. Burayı anladık artık. Ancak burada elmayı dediğim şey belirli değil mi? Hangi elmayı yediğim belli. Çünkü çok spesifik konuşuyorum. Ben elmayı yiyorum diyorum. Ne bınafkri, tavanga ne bınafkri değilse artık o herhangi bir elmayı ya da bazı elmaları o belgesizlik halini vereceğim. Yani bu slaytımıza o belgesizliği vermeyi öğreneceğiz. Zaten yine ilk kurda artık çok üstünden geçmiştik bu bınafkri ne bınafkri. Belirtili belgesiz, belirtili belgesiz. Bunları öğrenmiştik. Sanırım çağrışım da yapıyordur. Şimdi tek tek bakalım. Es-seyve duhum. Ben elmayı yiyorum. Bunun İngilizce karşılığı da I eat the apple. Yani the dediğim şey burada çok artık spesifik. Kastettiğim elma çok spesifik. Ama ben bunu belgesiz yapmak istersem, yani herhangi bir elmayı anlamını vermek istersem, nasıl söyleyeceğim? Es seveke duhum. Es seveke duhum. Ben herhangi bir elma yiyorum. Yani tabii ki bunun çevresi yine ben elma yiyorum. Ama böyle herhangi bir elma, hani hangi elma olduğu belli değil. Bunun İngilizce karşılığı da I eat an apple dediğimizde orada yani herhangi bir, hangi elma olduğu belli değil. Yeşil elma mı, kırmızı elma mı, tatlı mı, ekşi mi hiçbir şey belli değil. Bir belgesizlik var. Burada neyi çıkarıyoruz? Bakın sev elma kelimesi gördüğümüz gibi mor. Bunları da görmüştük değil mi? Bir şey mor olunca hemen dişil olduğu aklınıza gelecekti kelimenin. O zaman ne diyebiliriz? Dişil olan kelimeler için ya da şu e'leri benzetebilirsiniz. Şuradaki e'leri. Belgesizlik anlamını eke ile sağlıyorum. Eke ile sağlıyorum. Eğer nesnem erilse bunu nasıl yapacağım? Ezi hani bıkırım dersek ben evi alacağım. I will buy the house. Ben evi alacağım. O ev çok belli. Ancak ezi haniye ki bıkırım dersem o evin hangi ev olduğu belli değil. Ben
Ben bir ev alacağım ama hangi ev, nerede, büyük mü, küçük mü hiçbir şey belli değil. Bu belgesizliği şuradaki etkiyle sağlıyoruz. Bunun İngilizce karşılığına I will buy a house diyebiliriz. Şuradaki o anlamını, o belgesizlik anlamını veriyor. Tabii ki yine çağrışım yaptığı üzere ekler yekten geliyor ve bir anlamını veriyor. Yani tekillik anlamını veriyor. Peki nesnemiz çoğulsa nasıl yapacağız? Eğer belirtiliyse az önce gördük. Es sevaran benim, ben arkadaşları görüyorum. Burada hem çoğul yaptık hem de nesneyi büküme uğrattık. I see friends diyorum. Ancak ben bazı arkadaşları görüyorum demem için yine bükümlü hali ve belgesizlik halini kullanmam gerekiyor. Es hevalnan benim. Es hevalnan benim. Artık buradaki bu ınan, I see some friends, buradaki some anlamını veriyor. Yani bazı arkadaşları görüyorum. O bazı anlamını veriyor. Özetleyecek olursak arkadaşlar, eki, dişil ve tekil olanlar için kullanılıyor. Eki yine eril ve tekil olanlar için kullanılıyor. Inan ise çoğul olan durumlar için kullanılıyor. Şimdi bir de yine artık bizim klişemiz oldu. Bunların nereden geldiğine bakalım. Çok basit arkadaşlar. Ek, ın hep gördüğümüz şeyler. Biri ek, yekten geliyor, tekillik veriyor. In, hından geliyor, çoğulluk veriyor. Bizim o ilk gördüğümüz V'den E geliyordu, V'den I geliyordu, Van'dan An geliyordu. Davanga bınafkir yani belirtili bükmekleri. Bunlar yan yana gelerek belgesiz bükmeklerini veriyor. Ek ve eke, dişil ve tekil için. Ek ve i eki, eril ve tekil için. In ve an, ınan, bu da çoğulluk için arkadaşlar. Nihayet em derbasi hingariya xwe bibin wek hergav. Virde pir sene hûn jî heta ji destê we were texmîn bikin bersivê û em bi hev dûre çêkin. Rengên şîn qastan nêrîtiyê dike, rengên mor jî qastan mêtiyê dike. Kan bi hev dûre binêrin. Ez kes nabînim. Hevanu binêrin di vir de qartafên tewangê gava tune be, ez kes nabînim. Wate hinek kêm dimîne, wisa qels dimîne. Divêz biresera xwe bitewîne. Di vir de bireser şîne ango, ev kes mêre. Ez qala mêrekî dikim. Nexweze çawa bêjim bi tewangên nebinavkirê me dakirin. Tewanga nebinavkiriyan yek çi bû? Ez kesekî nabînim. Arkadaşlar dedik ki ez kes nabînim, ben kimse görmüyorum ama ben kimseyi görmüyorum diyeceğim ve böyle kastettiğim kişi de herhangi biri, yani herhangi kimseyi görmüyorum. O yüzden ne yapıyorum? Bu arada maviyle belirttiklerim, örneğin bu kes hem dişi olabilir hem eril olabilir. Maviyle belirttiklerim eril. O yüzden de eril olan eki getiriyorum. Em derbasiya duyan bibin ev legund ye. Em divir de em bitewînin. Em çima bitewînin hevalino kabinêrin me gotu bi her tim pişta çek ditewe. Pişta çek ditewe. Hêkê kemasiyan we hebin teqez li astayeken binêrin. Xwe wana xwe jî nedirêjin û ev tiştên girîngin. Hêkê hûn bixwazin zimanê xwe bi pêş bixin. Ew li gund ye. Hêkê vê derê jî nebînin. Hêkê ez bêjim ew li gund e, ez zanim ev zaf tê bikaranî. Lê hevalino ê li gorî rêzman ev kêm e. Divem tiştekî nû lêzê bikin. Tam binêrin bersivçiye. Ez ew li gundekî ye. Ew li gundekî ye. Ez çi didim wateya li gundekî ama ew gund kîjan gund e em nizanin. Arkadaşlar burada yine ne demiştik? Edattan sonra mutlaka büküme uğruyordu. Ben büküme uğratacağım. Burada eril bir kelime görüyoruz. Mavi renkte belirtilmiş. Ev ligund, eğer ben ligundeki dersem o herhangi bir köyde. Daha doğrusu o bir köyde ama o köy herhangi bir köy. Karşıdaki bunu anlar, yani o köyün belirsiz olduğunu. Em derbasiyasiyen bibin limalekemizin liser paldank rudnim. Limalekemizin liser paldank rudnim. Emi çi bikin paldank bitewînin. Ve emi tawanga nebinavkirî bitewînin. Şo ji rengê wî jî diyar e zanîn dawê em ê çi bêjin? Li ser paldankekê rûdin. Min ev mînak ji ber vê da hevalino maleke mezin
maleke masın, tvırde ve katandeke, hem vanaç bir nakın, tvırde püştaçet tavuyaye, çbervişi kartafat tavan geldiye. Eke u eke lihevdu nefın. Evet arkadaşlar, burada bu örneği vermemin sebebi iki tür ek görüyoruz burada. Birincisi şurada vekatandek dediğimiz o tamlamalarda ilk kelimenin aldığı, hatta burada da vekatandek ne binafkiri, malekemasın yani herhangi büyük bir evde. Ama bakın bu tamlamada ilk kelime. Ne dedik? Büküm hali her zaman ikinci kelimede olur. Ve edatlardan sonra da kelimelerimiz, isimlerimiz büküme uğruyor. O yüzden ser haldan keke dediğimde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Büyük bir evde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Büküm ya tamlamalarda ikinci pozisyonda ya da edattan sonra geliyor ve geldiği başka durumlar var. Bunu da büküm konu derse çok ayrıntılı göreceğiz. Brahim'in dejmire kras bikre. Ev diyare kubresere çi bikre kras bikre. Bersifeye. Le tiştek kemedi fırde deven bresere bıtavinin. Çibarku dema beye, dema beye de breser bıtavı. Brahim'in dejmin re zayende krasi diyare nexwazî şewa bêjim krasekî bikire. Ronahî dike tiştek bixwîne. Dîsa divê bitawe pozisyona birêserê de dîsa. Ev jî dema bêyan nêzik e. Ronahî dike zayenda pirtûkê diyar e. Pirtûkekê bixwîne. Me birêserê tamam dîsa. Zilamekî xemgîn ji welat vedigere. Em hîn bûn pişta çekişi ditawe, em ê divir dita wanga nebin afkirî bikarbînin. Xwe welat ew nêrî bersivê jî dizanin wek van beyanî. Ez ê bêjim çi zilamekî xemgîn ji welatekî vedgere. Min ev mînak çi ji bo vê da hevano zilamekî welatekî. Em du hep ekî dibînin lê li hevdû nexin. Zilamekî xemgîn divir de veqetan dike ji welatekî divir de tawange. Arkadaşlar burada iki tane eki görüyoruz. Yine bir tanesi o zilamekî xemgîn üzgün bir adam ama burada ilk pozisyonda olduğu için veqetandek almış. Burada ise edattan sonra geldiği için büküm eki almış. Jivelateki vetkere. Bir ülkeden dönüyor. Üzgün bir adam bir ülkeden dönüyor, herhangi bir ülkeden. Burada yine belgesizlik var. Eğer bunlarla ilgili eksiğiniz varsa bu anlaşılır bir şey. Çünkü birçok kişinin zorlandığı bir konu bu. O yüzden kötü de hissetmeyin. Üstüne gidebilirsiniz, çok ayrıntılı işleyebilirsiniz. Ya da böyle kendi kendinize kodlayabilirsiniz. Benim hep söylediğim gibi işte ilk pozisyondaysa ve katandek alır. İkinci pozisyondaysa da sondaysa tavan hüküm haline alır. Ya da işte edattan sonraysa hüküme uğrar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz bunları. Hevalin heca em hatin daviya vaneya xwe hêvî dikin waneyeke bi kêrhatê bûs û dewar bû heta waneyeke din xwe baş binêrin bi hêviya hevditine. Eli hevalin heca mukheratın ferga kurdi ev waneya duyem a asta duyeme ve waneye de mehin ghanekin bingehin bibinin ghanek çi bu peşembersva ve pirsebidin ghanek hevalno hevokan anji peyvan bi hevdure gredide yani em tiştenkin em bisaya ghanekan edi direj dikin hevokin direj kompleks saz dikin ve waneye de eme ghanekin demki binerin yani aliye deme ve eme bi hevdure gredidin. Arkadaşlar ikinci kurun ikinci dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde bazı temel bağlaçları öğreneceğiz yine. Bu bağlaçların görevi zamansal olarak bir mantık kurarak cümleleri birleştirmek. Birazcık özet verecek olursak arkadaşlar. Örneğin piştiku, zaten bunu bağlaçlarda da edatlarda da görmüştük. Piş tek başına hem sırt demekti hem de sonra anlamını veriyordu. Sonra arka anlamını veriyordu. Eğer ben piştiku dersem artık konum olarak değil, zaman olarak sonra anlamını veriyorum. Bu İngilizce'deki after'a karşılık geliyor. Aynı şekilde
Beri önce anlamını veriyor. Önce anlamını veriyor. Ben beriku dersem artık zamansal olarak önce anlamını vermiş oluyorum. Bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Demaku ise arkadaşlar, dem zaten zaman demekti. Aynı anda olan eylemleri birleştirmek için kullanıyoruz. Yani aynı anda oluyor. Biri önce, biri sonra değil. Bu da İngilizce'deki when'e karşılık geliyor. Hani biz Türkçe'de diyoruz ya, sen geldiğinde ben gidiyorum. O dığında, diğinde biraz bu anlamı veriyor. Niham derbasi wanaya xwe Peşi pişti kutte em li hevoka xwe binêrin. Ez ê biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Binêrin. Ya yekem çi ye? Çûna malê. Ya duyem çi ye? Xwarina şîvê. Ez ê niha vaneka bi hevdû re girê bidim. Pêşî çûna malê çêdibe ne wisa? Ez ê bêjim piştî ku ez biçim, piştre çi çêdibe? Xwarina şîvê çêdibe. Ez ê şîvê bixwim. Pêşî diçim, piştre dixwim. Piştî ku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Ew ki binêrin bala xwe ji aliyê rêzmanê ve bidin, divir de ê tune ye. Divir de ê tune ye. Ji ber ku ev ne demeydi. Ev ne deme. Piştî ku ez biçim malê. Dur de ez dîsa referansek diyar dikim. Kîjan deme, ez ê şîvê bixwim. Ev deme. Ji ber vê jî ez divir de dema bê bikartînim. Arkadaşlar piştiku dedik ki zamansal olarak sonra anlamını veriyor. İlk cümlenize bakalım. Eze biçim mali, ben eve gideceğim. Eze şive buhum, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Önce hangisi oluyor? 1 numaralı eylem eve gitme durumu oluyor. Daha sonra da 2 numaralı eylem olan yemek yeme durumu oluyor. Yani birden sonra 2 geliyor. Ben piştikuyu sonra anlamını ne zaman kullanacağım? Birden sonra kullanacağım. Bu yüzden ben bu cümleyi nasıl söylüyorum? Eve gittikten sonra yemek yiyeceğim. Peki bunun Türkçe karşılığı ne? Piştiku ez biçim mali, ez şive buhum. Gramer olarak da inceleyelim. Arkadaşlar eve gittikten sonra burada bir zaman kavramı yok artık. O yüzden bakın eze piştiku eze biçim demiyoruz. Buradaki gelecek zaman anlamını veren e'yi kullanmıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz bunu? Yemek yiyeceğim dediğimiz zaman o gelecek zaman ifadesini veriyoruz. Yani bu tam bir gelecek zaman cümlesi. Bu ise yine daha önce de çok defa gördüğümüz bu ile yapılan bir tip arkadaşlar. Ayrıntılı örneklere bakalım. Hevalu em binerin, limina kan binerin. Piştiku ez bixabitim, ez ê bêhna xwe vedim. Pêşî ez dixabitim ne wisa? Pêşî dixabitim, tiştre bêhna xwe vedim. Ev ya yekem e, ev ya duyem e. Piştî ya yekem, ez ya duyem çêdikim. Piştî ku ez bixabitim, ez ê bêhna xwe vedim. Dîsa binêrin, divir de dem tune ye, divir de dema bê heye. Piştî ku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Ev ya yekem e, çêkirina sparteka, ev ya duyem e, raketin. Piştî ya yekem ya duyem de. Ez ê çawa bêjim? Piştî ku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Dîsa divir de ê tune ye, ev hevoka dema bê ye. Ev lêkereke her du jî lêkerên pêk hatîne bi pêşkiran çêdibin, van de bi bikete vano. Piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Ev ya yekem e, ev ya duyem e. Piştî vê ez ê ya duyem çêkim. Ango piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Piştî ku ez te bigerim, ji malê derkeve. Ya yekem gerîne ya duyem derketine. Piştî ku ez li te bigerim. Piştî ya yekem ya duyem hat. Dîsa ev bibûye çêbûye, ev lêkereke bi pêşgirê çêbûye pêk hatiye û bi divir de ketiye. Derketin. Piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Ya yekem çi ye? Paqijkirin e. Birayê min pêşî paqij bike. Ya duyem çi ye? Qehwekî çêke. Ez çi dibêjim? Piştî ya yekem ya duyem de, piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Arkadaşlar gördüğünüz tüm cümleler piştiku, yani bu yapıldıktan sonra bu olacak gibi bir cümleler. Hepsinde dediğimiz gibi piştikuyla kullandığım, yani bu bağlaçla kullandığım cümlelerde bir zaman kavramı yok. O gelecek zaman kurmadım bunlarla ilgili.
Hepsinde ikinci cümlede var. Hepsinde birinci eylemden sonra ikinci eylem gelecek. O yüzden birinci eylemden sonra ben o sonra ifadesini kullanıyorum. Örnek verecek olursak, piştiko ez bıhabıtım. Ben çalıştıktan sonra ez beyna hovedim. Dinleneceğim. Ben dinleneceğim. Piştiko ez spartaka hoçekim. Ödevimi yaptıktan sonra ez rakevim. Uyuyacağım. Piştiko virüsa koronaya hılas bıbe. Koronavirüsü bittikten sonra ez bıgerim. Ben gezeceğim. Piştiko ez de bıgerim. Seni aradıktan sonra jimali derkeve. Evden çık. Bakın bu da bir emir cümlesi. Gördüğünüz gibi gelecek zaman olmak zorunda değil. Ama bildiğimiz bir kalıp olması lazım. Burada örneğin emir cümlesi var. Bunları da görmüştük. Nasıldı mesela? Emir cümlesi de b ile oluşan bir yapıydı. O yüzden örnek alarak oluşmuş. Fiillerde o b düşüyordu. Derkeve. Burada artık b'yi görmüyoruz. İşte İbrahim'in kalkıcı bike, abim temizlik yaptıktan sonra evcimre kahveye gidecek. O bana bir kahve yapacak. Yine burada gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Yine gelecek zaman da bu ile oluşan bir yapı, fiilimiz. O yüzden örnek aldığı için kırın, kırından kırın olduğu için buradaki bu düşmüş artık. Bunu ayrıntılı görmüştük kırın ve kırın değil mi? Her ikisi de yapmak demek oluyordu. Ama kırın İngilizce'deki do'ya benziyor. Kırın ise İngilizce'deki make'e benziyor. Türkçe'de ikisini de yapmak diyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Kırında bir şeyi sıfırdan yapıyoruz, üretiyoruz gibi. Yani olmayan bir şeyi yapıyoruz gibi. Örneğin kahve. Kahve önce ortada yok. Bir emekle biz onu yapıyoruz. Kırın ise normal böyle spor yapmak gibi olan yapmak eylemi. Aralarında böyle bir fark var. Yani her ne kadar Türkçe çevirdiğimizde ikisi de yapmak olsa da iki fiilin mantığı birbirinden farklı. Tıpkı İngilizce'deki gibi. Nahalcan varım berikuye. Emdisal hemen hevokebinlerin. Eze biçim mali, eze şive buhum. Şia yakem çiye, eze biçim mali, çunda maliye, ya duyam çiye, pıştaşçıdıkım, şiv duhum, eze şive buhum. Hekep pişti kubuya, mebgota pişti ku ez biçim mali, eze şive buhum, mevederi femkir. Nahazi çi bejim, eze berikuye bejim. Beriku ez şive buhum, eze biçim mali. Beriku ez şive buhum, eze biçim mali. Eze kenge biçim mali, beriku şive buhum, eze biçim mali. Evet arkadaşlar, şimdi de bu Türkçe karşılığı önce anlamına gelen berikuyu görüyoruz. Dedik ki bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Aynı cümleden devam edelim. Ben eve gideceğim, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Şimdi önce dedik ki ben eve gittikten sonra akşam yemeğini yiyeceğim. Burada da diyeceğiz ki ben akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Tamamen ters mantık birbirine. Önceden ne oluyordu? Birden sonra kullanıyorduk yani sonra anlamını vermek için. Şimdi ise ikiden önce olmasını bastıracağız. İkinci olaydan önce olmasını bastıracağız. Bunu neyle sağlayacağız? Beriku ile sağlayacağız. Beriku ez şive buhum. Akşam yemeğini yemeden önce. Eze biçim mali. Ben eve gideceğim. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Burada zamansal bir kavramdan çok bir kip var. Burada ise gelecek zaman var. Akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Ne yaptık? İki tane farklı cümleyi zamansal mantığına göre birbiriyle birleştirdik. Daha uzun, kompleks bir cümle kurduk. Nahalci emli minakem berikuye binerin. Beriku deyam biçe suke evi biçe mala ciranan. Kabınerin. Peşi çıdık evde. Peşi çıdıke. Deven ve binin. Peşi diçe mala ciranan. Peşi diçe suke. Kabınerin. Beri biçe suke diçe mala ciranan. Emi çava grebidin. Beriku deyamın biçe suke evi biçe mala ciranan. Disa ciheku bu kahane geçettin demek diyar nakın. Ya hevoka diyem demek diyardike. Beriku ez razım. Divi ez vi kari bikadinim. Beriku ez razım. Bey razına xwe. Divi ez vi kari bikadinim. Beriku tu weri li min bigere. Tu hê nehatiyî. Lê beriku tu werî li min bigere. Hê hatina te çêne bûye. Tu hê nehatiyî. Lê li min bigere piştre ji tê werî. Ez bawer dikim meydî ev der me fehm kir. Beriku zivistan were em ê hin amadehiyan bikin. Pêşî
em amadehi dikin pişre zivistan têne wisa. Yani bey ku ev zivistan were em ê hin amadehiyan bikin. Dîsa divir de tiştekî demkî tune divir de heye, dema bê heye. Hevoka din berî ku ez te bixim bicehme ji wir. Berî ku ez te bixim hêmil te nexistiye. Berî ku ez te bixim bicehme yani here ji wir. Evet arkadaşlar, şimdi de o önce anlamına gelen örneklere devam ediyoruz. İlkinde olduğu gibi, piştikuda olduğu gibi burada da bağlaçla kullandığımız kısım bir zamansal ifade belirtmediği için burada o e'yi kullanmayacağız. Daha doğrusu gelecek zaman ifadesi belirtmiyor. O yüzden gelecek zaman cümlesi kurmayacağız bunlarla birlikte. İkinci cümleyle kuracağız. Örneklere bakalım. Beri kudiyamın büte suke, annem çarşıya gitmeden önce evi bütçe mala ciranan, o komşuların evine gidecek. Önce komşulara gidiyor, sonra çarşıya gidiyor. Çarşıya gitmeden önce komşuların evine gidecek. Tam olarak bunu söyledim. 2'den önce olan olayı söyledim. Ve ikinci olaydan yani çarşıya gitmesinden öncesini vurguladım Beriku ile. Beriku ez razım divez vikari bikadinim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Razan örnek alarak oluşmuş bir türemiş fiil. O yüzden b'yi burada görmüyoruz. Burada ise normal the ile oluşan bir cümle var. Tıpkı az önce emir kipi olan cümle gibi. Beri kutu varil mümbegere, gelmeden önce beni ara. Şimdi bir gelmesi var, bir beni araması var. Benim istediğim ne? Öncesinden beni araması. Yani burada bir dediğim olay araması, 2 dediğim olay gelmesi. 2'den önce diyeceğim yani gelmeden önce bunu vurguluyorum. Beri kutu varil. Gelmeden önce mümbegere beni ara. Beri kutu zivistan vere, emehin amadehiyan bakın. Kış gelmeden önce bazı hazırlıklar yapacağız. Kış gelmeden önce. Önce hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra kış geliyor. Birinci olay hazırlık, ikinci olay kışın gelmesi. Kış gelmeden önce yani ikinci olay gelmeden önce bir olacak. Emehin amadehiyan bakın. Beri ezde bıkım bücehmecvir. Seni dövmeden önce bücehmecvir biraz idiom böyle yani defol buradan anlamına geliyor. Seni dövmeden önce defol buradan. Bunu söylüyorum. Yine seni dövmem örneğin bu cümlede sonra olacak bir şey. İkinci olay. O yüzden o ikinci olaydan önce defolması. O yüzden ne diyorum? 2'den önce yani seni dövmeden önce diyorum burada. Emwerin demakuye. Med astaya kem de evmişar diyeti bu men naha cardin lebineri. Ligori mantığa demeye mübineri. Ez te dibînim, ez kêfxweş dibim. Hevan û divan her du hevokan de jî em ê niha vaneka girê bidin. Lê di her du hevokan de jî ez naxwazim binê kîjan pêşî çêbûye, kîjan piştre çêbûyê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim her du di heman demê de çêdibin. Dîtina min û kêfxweşiya min. Bi hev re çêdibin. Ji ber wî ez wek kîjan pêşî, kîjan piştre wek vê nanêrim yani. Ez wek heman demê de çêdibin lê dinêrim û çawa dibêjim dema ku ez te dibînim ez kêfxweş dibim. Arkadaşlar bu demaku zaman anlamı aynı zamanda oluşma anlamı veriyordu ve birinci kurda bunu görmüştük. Biraz değinmiştik buna. Cümlelerimize bakalım. Ez te dibînim, ben seni görüyorum. Ez kêfxweş dibim, ben mutlu oluyorum. Arkadaşlar bakın ben seni görüyorum. Ne oluyor burada? Nesne büküme uğruyor. Ne demiştik? Şimdiki zaman cümlesinde ya da geniş zaman cümlesinde ya da gelecek zaman cümlesinde nesne büküme uğrar demiştik. Bükümlü halde kullanılır. Burada da örneğini görüyoruz zaten. Şimdi zamansal olarak bakalım bu iki kavrama. Seni gördüğümde mutlu oluyorum. Tam olarak demek istediğim şey bu. Bunu nasıl birbirine bağlayıp tek cümle yapıyorum? Demaku ile yapıyorum. Demaku ez te dibînim, seni gördüğümde ez kêfxweş dibim, mutlu oluyorum. Bunu gava ile de söyleyebiliriz. Bu da çok yaygın. Gava ez te dibînim, ez kêfxweş dibim. Bu diğerlerine nazaran biraz daha Türkçe mantığa yakın yani. Nasıl şöyle ki burada belirtmek istediğim, altını çizmek istediğim şey hangisinin önce ya da sonrası olması değil. Altını çizmek istediğim şey o
seni görünce mutlu olmam, aynı anda olmaları, mutluluğumun o seninle gelmesi. O yüzden burada hangisi önce hangisi sonrası diye bakmıyorum. Direkt seni gördüğümde mutlu oluyorum diyorum. Nihalce emminaken dema kuyabilirim. Dema baharde kulilk vedibin. Dıvırda ya green boğumun kijan peşi, kijan paçinne eve. Ev ve buna kulilkan bi bihar çekti eve. Şber veje ez bi dema kuye ve kredidim. U hevalnome gotubuş bu dema kuye bi taybeti ev kuhnek opsiyonele medastayken de gotubu. Un hacı dibinin şvay. Kutine. Und karmbejin dema kuyci, und karmbejin gavaç, und karmbejin demaci. Dema baharde kulilk vedibin. Mina kadın dema konverin cemhev em hev duhem bezbikin. Disa ya gring kijan peşi kijan piçrenne eve ya gring çiye ev du bu yer civak hevin ez binevi xezdikim. Çiber bi ez bi dema kuye ve kredidim her du hevokan. Dema ku ez din çiyan dinerim ez aciz dibim. Disa ya gring kijan peşi kijan piçrenne eve ya gring aciziyamın u nerinam minan nuçeyan bi heman demek çekbe. Evet, çiber bi ez disa dema kuye bi kartinim. Dema ku ez dengê diya xwe dibîzim, ez pir kêfxweş dibim. Dîsa ya giring pêşî piştre eve, ya giring çiye kêfxweşiya min û işte bîstina dengê diya min e. Ev bi heman şeklî, heman demê de çêdibin ev e. Dema ku gundê min tê bîra min, girî dikeve qirka min. Dîsa ez naxwazim bêjim pêşî işte girî ket qirka min an jî peşi günde min hat biram ez vanka naxwazim bêjim. Ez dixwazim bêjim yani heman demê de çêdibin ev tişt. Ne giringe kîjan peşi kîjan pişre. Bu yer ji bo min giringin. Ji ber ez dîsa bi dema kuye ve kredidim. Arkadaşlar şimdi dema ku ile ilgili olan cümlelere bakalım. Dema baharte kulilk vedbin. Bahar geldiğinde çiçekler açar. Böyle söyleyebiliriz. Bunu dediğim gibi Türkçe mantığa motomot çevirebiliriz. Yani o dığında anlamını verdiği zaman kullanabiliriz dema kuyu. Burada ku'nun olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu birinci kurda söylemiştik. Ku birçok yerde opsiyonel aslında. Dema ku'da da hem dema diyebilirsiniz, hem dema ku diyebilirsiniz, hem gava diyebilirsiniz. Hep aynı anlamı verecek. Dema konverin cem hev, em hevde hem bezbikin. Yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Bunu söylüyorum. Biz yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Burada öncesi hangi olay, sonrası hangi olay önemli değil. Önemli olan o, yani hemen hemen aynı anda oluyorlar. Önemli olan bu. O yüzden önce ya da sonra diye altını çizmeme hiçbir şeyin gerek yok. Dema ku ez nuçeyan dinerim, ez aciz dibim. Haberlere baktığımda aciz dibim nasıl çevirebilir? Sinirleniyorum gibi. Hem sıkılmak anlamı var hem sinirlenme anlamı var. Yine mantık olarak bakarsanız diyebilirsiniz ki ben önce haberlere bakıyorum sonra işte sinirleniyorum. Ama benim altını çizmek istediğim şey bu değil. Önemli değil. Burada vermek istediğim şey haberlere bakınca sinirli olmam. O yüzden dema ku ile bağlıyorum. Bunu böyle de çevirebilirsiniz. Dema ku'nun kendinlerim yani haberlere baktığımda ya da haberlere baktığım zaman. Bu da direkt motomot çevresi oluyor zaten. Dema ku ez dengê diya xwe dibîzim, ez pir kêfxweş dibim. Annemin sesini duyduğum zaman ya da annemin sesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Dema ku gundê min tê bîra min, köyüm aklıma geldiğinde girî dikeve qirka min. Boğazım düğümleniyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Girî dikeve qirka min bu bir idiom deyim yani. Boğazım düğümleniyor. Buna benziyor anlam olarak. Yine benim için önemli olan işte önce köy mü aklıma geliyor, sonra mı boğazım düğümleniyor? Bu değil kesinlikle. Aynı anda olması. O yüzden bunları dema ku ile birbirine bağlıyorum. Em nihalce hindariye xwe binerin, hevalno dibe hindariyede em bi du şeklan em hevokên xwe saz bikin. Bi berî ku ye û bi piştî ku ye. Em binerin û jî pêçî bi xwe bifikirin. Ez ê sparteka xwe çêkim, îpûcekê piştre, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Em ê bi her du şeklan jî çêkin. Niha bir yer bidin, ya yekem eve ne olsa Spartaka çêkirina Spartakan, ya duyem çiye temaşekirina fîlmê. Nexwaz karim bêjim
Pişti yekem duyemti. Ançı beri duyem yekemti. Emi bi her du şıklancı çekin. Em binerin. Pişti ku Spartak xwe çekim. Ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Bereva ve hevokê çiyêvalino nexwe wek mantık berê ku ez li fîlmekê temaşe bikim ez ê Spartaka xwe çêkim. Ne wisa? Berê ku ez fîlmekê temaşe bikim ez ê Spartaka xwe çêkim. Niha bi heman şeklê em ê vê jî çêkin. Em ê bexdanûsan biçînin ya yekem û em ê wan bifroşin ya duyem. Piştî yekem duyem tê, berî duyem yekem tê. Nexwe em dikarin çawa bêjin? Piştî ku em bexdanûsan biçînin em ê wan bifroşin. Piştî yekem duyem hat. Niha jî em ê bêjin berî em wan bifroşin em ê biçînin. Berî ku em bexdanûsan bifroşin em ê wan biçînin. Di hevoka din de jî havîn dibe, hewa zav germ dibe. Ez naxwazim binê evkê xêz bikim pêşî havîn tê an piştrekê ez naxwazim binê vê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim? Germbûna hewayê bi havînê çê dibe. Nexwazê çi bikim ez ê bi dema ku yê ve bi hev duregirê bidim. Dema ku havîn dibe, hewa zav germ dibe. Ancak ez karin bêjim dema havîn dibe, hewa zav germ dibe. Ancak gava havîn dibe, hewa zav germ dibe. Hemen işte. Arkadaşlar bu cümleleri her iki yolla da birleştirdik örneklerde bugünkü alıştırmamızda. Bir de Türkçe olarak özet geçelim. Ez ê Spartaka xwe çêkim. Ödevlerimi yapacağım. Birinci olay. Piştre ez ê filmekî temaşe bikim. Sonra bir film izleyeceğim. Şimdi birincisi ödev yapmak, ikincisi film izlemek. O zaman ben bunu nasıl söyleyebilirim? Ödevlerimi yaptıktan sonra film izleyeceğim ya da film izlemeden önce ödevlerimi yapacağım. Her iki şekilde de yaptık. Her iki şekilde de oluşturduk. Piştik Spartaka xwe çêkim ez ê li filmekî temaşe bikim. Ödevimi yaptıktan sonra film izleyeceğim. Berî ku ez li filmekî temaşe bikim ez ê Spartaka xwe çêkim. Bir film izlemeden önce ödevimi yapacağım. Aynı şekilde oluşturduk. Şimdi aynı şekilde ikinci cümleye bakalım. Em ê bexdanûsan biçînin maydanozları biçeceğiz, biçmek. O em ê wan bifroşin ve onları satacağız. Şimdi önce maydanozları biçiyoruz. Daha sonra da onları satıyoruz. Birincisi biçmek, ikincisi satmak. Birden sonra iki geliyor. İkiden önce biri geliyor. Şimdi bunu cümleye döküyoruz artık. Piştikan bağlanırsan biçinin maydanozları biçtikten sonra em ê wan bifroşin onları satacağız. Berî ku em bağlanırsan bifroşin maydanozları satmadan önce em ê wan biçinin onları biçeceğiz demiş oluyoruz. Son örneğimiz havîn germ dibe. Havîn dibe, hava zav germ dibe. Yaz oluyor. Hava çok sıcak oluyor. Şimdi burada benim için yani anlam olarak ben şeyi söylemem değil mi yani? Önce yaz gelecek, sonra hava ısınacak. Benim için önemli olan bu değil. Benim burada altını çizdiğim şey havanın ısınmasının yaz ile birlikte olması, yazın gelmesiyle olması. O yüzden beriku ya da piştiku demiyorum. Ne diyorum? İşte yaz geldiğinde havalar ısınıyor ya da yaz geldiği zaman havalar ısınır. Bunu söylüyorum. Demaku havin dibe, hava zav germ dibe. Hava çok ısınıyor. Heli hevalin heca em hartin davya vaneya xwe. Ev wane hinek wane ki usa hurgulî bu em ê me tiştên bingehin me çareser kirin niha em hurguliyan dinêrin. Hevo kendirecem saz dikin. Hevî dikim sude var bu. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik ve bu dersimizde böyle biraz uzun cümleler kurmayı öğrendik. Yani çok gramer gibi değildi de biraz ayrıntıya inmek gibiydi. İkinci kurun getirdiği bir şey olarak, bir getiri olarak. Bir dahaki dersimiz yine haftaya Perşembe günü olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer bunlarda sıkıntı çekiyorsanız, örneğin gelecek zamanda ya da şimdiki zamanda, geniş zamanda bunlarla ilgili çok ayrıntılı derslere zaten birinci kur derslerinden ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. İyi günler arkadaşlar. Hêlê hevalên hêja û xêratên fêrgeha Kurdî.
ایرو مجارمه دویتی و دویتیه مد آسای کم ده دویتیه به برفرهی دیتی بوله اف هر دو زافتین تبله هف کرن جهیلا واتی جهیلا راست نویسه جه ام بالا خو راست نویسا بدن راست نویسا و هنک تین تبله hep kırınca ben öyle muhast em behev durahim bibin. Arkadaşlar 3. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde düveti ve dübeti kavramlarını işleyeceğiz. Düveti tanıdık gelecek çünkü birinci kurda ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Zorunluluk tipi olduğunu öğrenmiştik. Ancak bu iki kavram hem yazılış olarak hem de anlam olarak biraz karıştırılıyor. O yüzden ikisini birlikte öğrenelim istedim. Düveti dediğimiz gibi zorunluluk tipi, dübeti ise arkadaşlar biraz olabilite, ihtimal belirtiyor bize. Şimdi kullanımlarına bakalım. Em derbasi vanaya xwe bibin. Pêşî em hinek divê dubare bikin. Em mînakek bidin, divê ez biçim. Çi tê fehm kirin? Gavaz bêjim divê ez biçim, diyar e ku ez mecbûrim ku biçim. Ez hekez niçim tiştekî xirab bê çêbe. Divê ez biçim. Pêşî divê tê, piştre kirde tê ji bo hevoka me ez û piştre jî pêveber tê. Biçim. Evê dî di hevokê de bû pêveber. Ev lêkera çûnê çawa tê kişandin? Bi heye ji bo erenî, ne heye bo neyînî, rayeka dema niha heye çe, û xertafa kesanehiye wek mînak divê ez biçim ji bo li gorî ezê hatiye kişandin. Hevano bînin bîra xwe me çi gotibû? Hemû dem û raweyên ku bi biyê çêdibin em çawa neyîniya wa bi dest dixin, gava em biyê radikin cêwî de netînin ew ê dibe neyînî. Ev di dema bê de jî wisa ye, divêtî de wisa ye, ferman de wisa ye, gavaz dibêjim biçe. Ew dibe ferman neyîniya wî çawa ye, dîsa ez biyê radikim dibêjim neçe. Her tim bi diçe netî dibe neyînî. Em lêkera yekem binêrin çûn lêkereke ku zaf tê bikaranîn, koka wî tenê çê ye, divê ez biçim. Divê tu biçî, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Li gorî kesan, li gorî kirdeyê, qartafên kesanê tê hevano. Wekî din cihê divê her tim aynî ye, kirde xerû ye, lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Em li lêkereke din binêrin, xwarin, koka wî tenê xwe ye. Em ê neyînî bikin vê lêkerê, em ê çawa bêjin? Divê ez nexwim. Divê ez nexwim. Divê tu nexwî. Divê ew nexwe. Divê em nexwin. Divê hûn nexwin. Divê ew nexwin. Tenê bi rabû cêwî de nehat. Ew qas. Em li lêkereke pêkhatê binêrin, rabûn ji bûnê bûye rabûn. Diyare ku bu pêşkirê çêbûye. Di waneya borî de jî me dubare kiribû heke lêkerek bi pêşkirek çêbe, ew bi naye bikaranîn. Ew bi êdî dikeve. Lê ne tê bikaranîn. Em mînakan binêrin, divê ez rabim. Divê tu rabî. Binêrin di navber de rabibim em nabêjin. Rabim. Divê tu rabî. Divê ew rabe. Divê em hûn ew rabin. Hekez bixwazim neyînî bikim, divê ez diyar bikim ku ew lêker neyînî ye. Ez ê çi bikim? Ez ê neyê tênim bînim navbera ra û bêyê. Ra û koka dema niha. Divê ez ranebim. Divê tu ranebî. Divê ew ranebe. Divê em hûn ew ranebin. Ew qas hadiye. Divêtî ew qas bu. Arkadaşlar divêyi zaten birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Birazcık da özet geçelim burada. Kullanım olarak dedik ki zorunluluk gibi, örneğin gitmeliyim, gitmemeliyim, yemeliyim, yememeliyim. Bunu ifade ederken kullanıyoruz. Başta her zaman divê'yi kullanıyoruz. Divê, tuttuk bunu. Sonra kirde yani öznemiz geliyor. Örneğin ben için ez, divê ez. Sonra da yüklemimiz gelecek. Örneğin çün gitmek fiili için divê ez biçim, ben gitmeliyim oldu. Peki bu biçim, yüklemim nasıl oluyor? Yani fiilim hangi şekilde kullanılıyor, çekimleniyor? Divêtî için bu geliyor başa. Eğer olumsuz yapacaksam b'yı atıyorum yerine ne getiriyorum? Şimdiki zaman kökünü yine kullanıyorum. Ez için kişi şeklini kullanıyorum. Yani benim öznem için gelen kişi şeklini kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bunun altını çokça çizmiştik. Sadece divêtî'de değil. B ile ilgili olan bir sürü biz kip de gördük, zaman da gördük. Bunların hepsinde
olumsuz yaparken b'yı atıp yerine ne getiriyorduk? Örneğin emir kipinde böyleydi. Gelecek zamanda böyleydi. Ya da yakın gelecek zaman mesela as the biçim gitmek üzereyim. Orada b'yı gördüğümüz her zaman b'yı atıp yerine ne getirerek olumsuz yapabiliriz cümlemizi. Şimdi fiil örneklerimize bakalım. Çun çokça kullanılan bir fiil. Kökü sadece ç, şimdiki zaman kökü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiki zaman kökünü bir sürü yerde kullanıyoruz. Yani sadece şimdiki zamanda değil. Bunu da çokça belirttik. O yüzden bunu şu aşamada, ikinci kurda ezberlemeniz önemli. Zaten sıra sıra vermiştik. Çok kullanılanları liste şeklinde verdik. Onları mutlaka ezberleyin. Eğer onlara ulaşmak istiyorsanız da birinci kurun şimdiki zamanla ilgili 3 ayrı dersi vardı. Onlara bakabilirsiniz. Orada liste şeklinde var. Şimdi örneğimize bakalım. Ve ez biçim ben gitmeliyim. Artık sadece özneye göre çekimleyeceğim fiilimi. Bu ve şimdiki zaman kökü aynı kalıyor. Özneye göre kartafa kesane çeşitli işte kişi eklerini getireceğim. Ve ez biçim, ve tu biçi, ve ev biçe, ve em hun ev biçin. Başka bir çok kullanılan fiil, huarın yemek yemek fiili. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Şimdi burada olumsuz yapacağız. Ne yapıyoruz? Sadece b'yı atıp yerine ne getiriyoruz? Yine raika demanaha yani şimdiki zaman kökü, kartafa kesane kişi eki aynı kalıyor. Ve ez nehun ben yememeliyim oldu. Şimdi bunu bütün öznelere göre çekimleyelim. Bütün zamirlere göre. Ve tu nehui, ve ev nehue, ve emhun ev nehun. Zaten çoğullar için olan kişi ekimiz aynıydı. In'dı sadece. In ve neydi? Şimdi de örnekle oluşmuş bir türemiş fiile bakacağız. Rabun fiili. Bu arkadaşlar bun olmak fiilinin başına ra örneki gelmiş ve rabun uyanmak fiili olmuş. Örnek alarak oluşmuş fiillerde ne dedik? Bu düşer dedik arkadaşlar. Olumsuzunda değil ama olumlusunda b'yı kullanmıyoruz yani. Ve ez rabım ben uyanmalıyım dedik burada. Bakın bım değil. Ve ez rabım demiyoruz. Ve ez rabım diyoruz sadece. Ve tu rabi sen uyanmalısın. Ve ev rabe o uyanmalı. Ve emhun ev rabın biz uyanmalıyız. Siz uyanmalısınız, onlar uyanmalılar. Arkadaşlar olumsuzluğunu belirtirken neyi kullanmak zorundayız? Yoksa onun olumsuz olduğunu anlayamayız. Ama neyi yine nerede kullanıyoruz? Örnek ve şimdiki zaman kökünün arasında kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü hep tekrar ettiğimiz bir şey var. Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiil. Burada da asıl fiilimiz bun olduğu için, onun da kökü B olduğu için B'nin önüne getiriyorum ben ekimi. Her zaman asıl fiilin önüne gelir arkadaşlar. O yüzden olumsuz yapacaksam nasıl söyleyeceğim bunu? Dve es ranebim. Dve tu ranebi. Dve ev ranebe. Dve emhun ev ranebin. Bu dvet yani zorunluluk kipinin özeti bu şekildeydi. Nihacem derbasi dibe koyabilirim. Çoğuk vate dışbe belki ya Türkiye Kurdi de jiye belki. Yani neteni Türkiye. Dibe ku belki un karn her bir yancı bir karbinin. Em li hevok ebinirin. Dibe ku ez biçim amede. Dibe ku ez biçim amede. Em çi femdikin jibir? Dibe ku ez biçim amede li dibe ku ez neçimji. Yani ne tekaze. Ne sersadi sad. Ez biçim amede. Tişteki uzatıneye. Teni ihtimalek heyet burada. Dibe ku ez biçim. Dibe ku ez neçim. Çava çedbe binerin. Dibe ku disa serideye. Disa kırda hatiye. Lekera meheye. Leker jitçiye pekte disa bu ne. Disa rayka demanha. Disa kartafa kesene. Aynıye. Eşkur femdikim. Ne dveyedi. Dibe ku ez. Dibe ku femdikim. Kudu burada ihtimalek heye. Hevano dibe tena serexo dibe lekereji. Şo jvirte lekera bunete. Lekera bunete. Di kartafa demanha. Be koka demanha. Eji bo kesesem kartafa kesaneye. Dibe kabinenin cevap pekti. Gava kesek jvara beje vak mirak. Em kahve gibi kon unutkarım bejin. Eri dibe. Eri dibe. Disa vak evkekiyet burada. Yani ne tekaziye kev. Arkadaşlar şimdi Dibeku'yu inceleyelim. Dibeku dedik ki bu olabilir anlamını veriyor. Bilmek anlamını veriyor biraz. Ve belki, Türkçesi belki, Kürtçe'de de çok fazla belki kullanılıyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi cümlemize bakalım. Dibeku ez biçim amedi.
Amed'e gidebilirim. Amed'e gidebilirim ya da belki Amed'e giderim. Bu yani anlam olarak ikisi aynı şey. İkisinde de ihtimal var. %100 değil. Ben Amed'e gitmeliyim gibi değil bu. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. Burada sadece bir ihtimali konuşuyoruz. Nasıl oluşuyor? Dve'ye çok benziyor arkadaşlar. Dbeku geliyor dve'nin yerine. İhtimal belirtiyor bize. Öznemiz geliyor burada. Bu örnek için as. Fiilimiz geliyor. Cümledeki yüklemimiz yani. Peki yüklem nasıl oluşuyor? Tıpkı dve'deki gibi. Olumlu için bu, olumsuz için ne? Şimdiki zaman kökü ve kişi eki geliyor arkadaşlar öznemize göre. Bir de arkadaşlar dbeku dedik ki bu bir olabilite veriyor değil mi? Olabilite olmak fiili. Buradan aklınıza kalsın. Bun olmak fiiliydi. Bunun şimdiki zamanda üçüncü kişiye göre çekimlenmesi dbe. Ben dbe dediğim zaman olabilir anlamını veriyorum. Örneğin biri size bir şey teklif ettiğinde dbe derseniz olabilir. Bu anlama geliyor. Aslında dbeku da biraz buradan geliyor. Yani o olabiliteyi veriyor bize. Bunun şimdiki zaman kökünün B olduğunu söyledik. D şimdiki zaman eki. E ise üçüncü kişiye göre kişi eki. Arkadaşlar bunu belki ile oluşturacak olursak bu cümleyi. Belki ez biçim Ahmet'i. Bunu her durumda ikisi yerine kullanabilirsiniz. Şimdi örneklerimize bakalım. Nahalcem miyake hobinerin. İro hava be avre dibeku baran bibare. En hava edinlerim dibecin İro be avre. Dibeku bibare le dibeku ne bareci. Ne tekaze, ne sadisade. Dibeku azmin hesam bibe. Ama dibeku ne beci. Disa ne sadisade. Tev ihtimale. Und karın cihe dibekuya da belki ecibi karbinin vaktidir de belki em ve havine biçim veled. Belki em ne çinşi. Dibeku em ne çinşi. Tevci çedbin. Disa hamyan da ihtimal ne var no. Dibeku az carek edin tabi benim. Ve dibeku ne benimci. Kabın erin burada için neyin ye. Dibeku em ne çin meyvandari. Le dibeku biçinşi. Yoksa dibeku biçinşi. Gori evi hat yakışandı. Karimin zahfe. Dibeku az derenk varım mali. Disa ne sersa disa de. Belki dibeku zu varım yani. Karimin heki bıkada ezi zu varım. Ne sersa disa de. Arkadaşlar burada belki ve dibeku ile ilgili örnekleri görüyoruz. Şimdi tek tek bir bakalım. İro hava bi avre. Dibeku baran bibare. Bugün hava bulutlu. Yağmur yağabilir. Ya da belki yağmur yağar. İkisi de anlam olarak aynı. Ben havaya bakıp yağmurun yağma olasılığının yüksek olduğunu biliyorum ama hala bir ihtimal. Ben hala yağmurun yağdığını görmüyorum. Belki diyorum, belki yağar ama belki de yağmaz. Yani %100 bir kesinlik yok. Dibeku azmin hevsan bebe. Sınav kolay olabilir. Kolay olabilir de ama olmayabilir de. Bu bir sadece öngörü, bu bir kesinlik değil. O yüzden dibeku'yu kullanıyorum. Bunun yerine belki de kullanabilirsiniz. Belki azmin hevsan bebe. Böyle de diyebilirsiniz. Belki ve havine biçim veled. Bu yaz memlekete gidebiliriz. Ama gitmeyebiliriz de. Yine sadece bir ihtimal. Dibeku az carek edin de ne binim. Belki seni bir daha görmem. Yine bu sadece bir ihtimal. Ve burada olumsuz halini görüyoruz. Ditin, görmek fiilinin şimdiki zaman kökü bin. Arkadaşlar bu bin olacak şapkalı. Ne binim. Bin şimdiki zaman kökü. Olumsuz yaptık. Ne getirdik başına? Ise kişi eki ez için. Dibeku ev ne çin meyvandariye. Onlar meyvan misafirdi. Meyvandari misafirlik oldu artık. Onlar misafirliğe gitmeyebilir ya da belki onlar misafirliğe gitmezler belki de kullanırsam. Ama gidebilir de yine hep ihtimal var burada. Karimin zahfe, işim çok. Dibeku ezderenk verim mali. Eve geç gelebilirim ya da belki kullanacaksam belki ezderenk verim mali. Belki eve geç gelirim. Yine hepsinde ihtimal var. Hem de metn ekibinlerin ha ev metna hinkereye çünkü burada rupeleji dibinin karinleji binlerin divre duke sene felatu sinem eminaha bıkarana dibeku belki binlerin hevalno peşem binlerin felat beje sinem tepiş dizaninge hiç çibiki vakit tuji dizani ezebibim parezer eze sağla peşin staçebikim dibeku Ez piştî wê dest bi lîsansa bilind bikim. Tu yê çi bikî? Kabnerin. Dibeku ez piştî wê dest bi lîsansa bilind bikim lê dibeku nekim jî.
ne sersadıysa da ihtimal edilirdi. Ez ê karî rojnamegeriyê bikim. Dibe ku ez di televizyonekî de bixebitim. Dîsem dibe ku yê dibînin, lê dibe ku ez nexebitim. Ev ne teqeziye. İhtimale heye jî. Ez dixwazim ji bo televizyonan nûçegihaniyê bikim. Xwestekekî ye, li gorî wî xwestekî ihtimalekî ye ji bo felatê. Tu yê li Îstanbolê bimînî? Nizanim. Dibe ku ez biçim Amedê. Çixwe ev nizanim hinek ipucu jî dide me. Nizanim dibe ku biçim, dibe ku neçim jî. Ne diyare yani ihtimalê ji bo me. Belkî ez jî li Amedê bixebitim. Kabinêrin. Belkî ez jî li Amedê bixebitim. Belkî nexebitim jî. Belki nexebitim jî. Tenê ihtimale. Felatçı dibêje baş e. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Sayfa sayısı 55, ikinci kurun 55. sayfası. Siz de bakabilirsiniz isterseniz. Burada dibeku ve belki'nin kullanıldığı cümleler var. Şimdi hep birlikte biraz bakalım. Sinem diye pişti zanige çıbiki. Diyor ki bu tipik bir gelecek zaman cümlesi. Üniversiteden sonra ne yapacaksın diyor. Bakın yine bu ile oluşmuş. Gelecek zaman çünkü. Vakit tuji dizani ezebibim parezer. Senin de bildiğin gibi, bakın bu bir kalıp, bunu ezberleyebilirsiniz. Vakit tuji dizani, senin de bildiğin gibi, senin de bildiğin üzere ezebibim parezer. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Ben avukat olacağım. Eze sağla peşin staj yapayım. İlk sene sağla peşin staj yapacakmış. Dibeku ez piştivi des bir lisansa bilind bikim. Belki ondan sonra piştivi lisansa bilind yüksek lisans arkadaşlar. Yüksek lisans yaparım. Diyor ki ondan sonra yüksek lisans yapabilirim diyor. Yine bir ihtimalden bahsediyor. Bir kesinlik yok. Arkadaşlar yüksek lisans yapmalıyım deseydi Sinem nasıl söyleyecekti bunu? Sadece dibeku'yu kaldırıp yerine dive getireceğiz. Dive ez piştivi des bir lisansa bilind bikim. Ondan sonra yüksek lisansa başlamak zorundayım demiş oldu burada. Diye çibiki sen ne yapacaksın? Ezekari rozname geriye bikim. Ben gazetecilik yapacağım. Dibeku ez de televizyon ekide bixebitim. Dibeku ez de televizyon ekide bixebitim. Diyor ki bir televizyonda çalışabilirim. Çalışabilirim. Ez dixwazim ji bo televizyonan nûçegihaniyê bikim. Ben televizyonlar için muhabirlik yapmak istiyorum diyor. Bakın burada bir isteği var ve ona göre bir ihtimalden bahsediyor. Bu isteği doğrultusunda. Tüyeli İstanbul bimini. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. İstanbul'da mı kalacaksın? Bu man fiilinin şimdiki zaman kökü sadece mindi. Bimini, tuye bimini gelecek zaman cümlesi kurduk. Nizanım. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi size bir şey hatırlatayım. Birinci kurda bunu görmüştük. Normalde geniş zaman ve şimdiki zaman yanıtı kullanılan yerlerde ezdiçim gidiyorum, eznaçım gitmiyorum. Hep nail olumsuzluk yapıyorduk. Sadece iki fiil vardı nı ile olan. Bunlardan biri zanim yani bilmek fiiliydi. Örneğin bunun olumlusu dızanım, olumsuzu nizanım. Diğeri ise karim yani yapabilmek fiiliydi. Dıkarım yapabilirim, nıkarım yapamam. Onda bir bilgisini verelim. Dibeku ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Eğer zorunluluk olsaydı yine burada nasıl diyecektik? Dive ez biçim Ahmet'e. O diveden ben anlayacaktım ki ben Ahmet'e gitmeliyim, gitmek zorundayım. Bir zorunluluk var orada. Belki ez jili Ahmet'e bixebitim. Belki ben de Ahmet'te çalışırım. Başe. Peki iyi diyor. Dive an dibeku. Nihaymi her can benim bahevdu. Em duhab minakim vek hev binirin. Dive ez biçim zanıngehe. Dibeku ez biçim zanıngehe. Li her du minakam binirin. Cuda hiçye. Dive ez biçim, dibeku ez biçim. Dive ez biçim zanıngehe de selsa disat takaziyek heye. Takazı dive ez biçim yani ihtimali gidin bo mümküneye. Dive takaz ez biçim. Dibeku'ya de ya hevoka biyen de dibeku ez biçim zanıngehe burada ihtimal heye. Dibeku biçim, dibeku ne çimşi? Ne takazi tüneye divirde. Arkadaşlar şimdi ikisinin yan yana olduğu aynı cümleyi görüyoruz. Biri dive ile oluşturulmuş, biri dibeku ile. Karşılaştıralım. Dive ez biçim zanıngehi, üniversiteye gitmeliyim. Dibeku ez biçim zanıngehi, üniversiteye gidebilirim. Dive ve dibeku
bu tek cümlenin anlamını değiştiriyor. İki anlam veriyor bize. Dibe ile kullandığım cümlede kesinlik var. Takas kesin demek ya bir kesinlik var. %100 var. Dibe ez biçim kesin gitmeliyim. Dibeku ikinci cümlede dibeku ez biçim zangeyi yani üniversiteye gidebilirim ama gitmeyebilirim de bir ihtimal var. İhtimal ekeydi burada. Yani %50 ihtimal. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. İkisinin yazılışına da bakın arkadaşlar. Dibe şapkalı dibeku şapkasız Yani ikisi çok karıştırılıyor. Dibeku yazan çok var ama dibeku bu dibe Bu da dive Yani biri şapkalı biri şapkasız. Yazılışını birbirine karıştırmayın o yüzden. Bir de dive ku diyen var. Mesela kuyu dive ile birleştiren var. Yok arkadaşlar. Dive tek başına, dive ku birlikte. Yani yazılış olarak, doğru yazmak olarak buna dikkat edin. Anlam olarak da dediğim gibi dive'de kesinlik var. Dive ku'da bir ihtimal var. Nahacem derbasi hindariyan xwe bibin. Bir de hevok hene emel gori kevane ka biguherine. Serê min dêşe ez ê biçim nexweşxaneyê. Em ê vê hevokê bi divêtiyê dîsa saz bikin. Serê min dêşe tamam. Nihazê divê bikarbîne. Divê dihat serê. Ve ez biçim nexweşxaneyê. Arkadaşlar Serem'in değişe başım ağrıyor. Diyeceğiz ki işte hastaneye gideceğim diyor. Bunu divet yani zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Ne diyeceğiz? Başım ağrıyor. Hastaneye gitmek zorundayım. Serem'in değişe tamam başım ağrıyor. Şimdi hastaneye gitmek zorundayım. Zorunda anlamını vermek için dive başa geliyor. Ben için ezi kullanıyorum. Fiilimi kullanıyorum. Biçim yine bu ile oluşturdum. Şurada gelecek zaman cümlesi ama bu gelecek zaman cümlesi değil. O yüzden kullanmayın burada. Ve ez biçim nexweşxaneyê. Hastaneye gitmek zorundayım. Bir de arkadaşlar kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Türkçe'de bazen nesnenin sona geldiğini görüyorsunuz. Bunun üstüne belki ileride ayrı bir ders yaparız. Bu çok böyle kitaplarda yer almayan bir kural. Şöyle söyleyeyim. Pozisyon olarak yer değiştirdiğimiz fiillerde genelde o dolaylı tümleç, Türkçedeki dolaylı tümlece karşılık gelen kavram sona gidiyor. Örneğin çün gitmek fiili. Hatin gelmek fiili. Bakın bir yerden bir yere geliyoruz. Pozisyon değiştiriyoruz. Es hatin mali. O yüzden o mali sona gidiyor. Ya da ketin düşmek fiili. Es ketim erdi. Ben yere düştüm. Pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde o dolaylı tümleç hep sona gidiyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yani kitaplarda bulmayacağınız bir özellik. Aklınızda olsun eğer hani bazen derseniz niye eze, şive, buhum ben yemek yiyeceğim dediğimizde yemek niye sonda değil de eze biçim male dediğimizde male niye sonda? Bu yüzden arkadaşlar eğer bir fiil hareket belirtiyorsa, pozisyon değiştiriyorsa bunlarda dolaylı tümleç kavramına gelen o aslında biz bunlara da nesne diyoruz. En arkaya gidiyor, cümlenin sonuna gidiyor. Ceyran tüneye elektrikler yok. Tıbecin hatta varecin naye. Akşama kadar işte gelmeyeceğini söylüyorlar. Em ê vê hevokê bi dibekuyê çêkin ji ber ku ciwatê ji diyar e dibêjin heta varecî nayê lê teqez nizanin tenê wisa dibêjin. Burada bir aslında bunun cümleden bunun bir ihtimal olduğunu zaten anlıyoruz. Akşama kadar gelmeyeceğini söylüyorlar ama bu kesinlik değil. Akşama kadar gelmeyecek demiyorlar yani. Yani orada bir ihtimal var sadece. Bunu dibeku ile oluşturacağız. Em ê çawa bêjin ceyran tuneyê dibeku hatta evareci neyi? Elektrikler yok. Belki akşama kadar da gelmeyecek. Gazete dikin verevederi. Gazete dikin verevederi. Seni çağırıyorlar. Buraya gel. Şimdi bunu dvetiyle oluşturacağız. Zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Parantezin içinde verilen kavram kip. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Gazete dikin seni çağırıyorlar duruyor. Karşımızdakine sesleniyoruz ikinci kişiye. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Gazete dikin dvetuveri vederi. Emir kipinde ne yapıyoruz? Vere. Bu artık gel demek oluyor. Ama dvetide nasıl söyleyeceğiz bunu? Dvetuveri. Her ne kadar emir verirken tu söylememize gerek yoksa da dvetide bu var. Hevalem min dixwazin hînî Kurdî bibin. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyorlar. Ew di fikrin ku biçin enstitüya Kurdî. Onlar Kürt enstitüsüne gitmeyi düşünüyorlar.
Şimdi zaten düşünüyorlar. Buradan aslında bir kesinlik olmadığını anlıyoruz. Em fem dikin ku divre taqazitune ihtimal ki. Nexwe me çawa bêjin hatta vederi bi heman şekli dimîne yadın da emi êdî xwe diyar emi dibe ku bikar bînin. Hevalên min dixwazin hînî Kurdî bibin. Dibe ku ew bitinin ya Kurdî. Zaten burada düşünüyorlardan onun ihtimal olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyor. Onlar Kürt Enstitüsü'ne gidebilirler. Yani, ya da şöyle diyebiliriz. Belki ew bitinin Kurdî, belki Kürt Enstitüsü'ne giderler. Bu şekilde de kullanabiliriz. Gelê varên hêja em hatin dawiya waneya xwe. Waneyeke xweş bû yani di jiyana rojane de ev micar zav tê bikarin û zav derdikeve pêşa me. Ji ber vê jî mixwastem her duyan rûbirû bikin û hîn bibin. Hatta waneyeke din xwe baş binerin bi xatirê we. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu kolay bir dersti. Zaten yarısını daha önceki burada görmüştük. Ancak dediğim gibi bunu ayrı olarak ders gibi işlememizin nedeni ikisinin çok fazla karıştırılıyor olması ve günlük hayatta çok fazla kullanılıyor olması. Umarım siz de artık ikisinin ayırdığına varabilirsiniz. Farkını öğrenmişsinizdir. Bir dahaki dersimize kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Havalên hêja û xêratên pêrga Kurdî îro micara me cinavka vegerok xwe ye ez bawer dikim ku hûn ji wisa difikirin ev xwe zav tê bikaranîn. Di vê waneyê de em ê hînî bikaranîna wê bibin ka di kîjan rewşan de tê bikaranîn. Gava çi dibe em dibêjin xwe. Arkadaşlar 4. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde cinavka vegerok xwe kavramını işleyeceğiz. Artık cinav biliyorsunuzdur zamir demekti. Yani bir zamir türünü işleyeceğiz aslında. Peki hangi zamiri? Cinavka vegerok arkadaşlar dönüşlülük zamiri demek. Dönüşlülük zamiri. Veger zaten dönmek demekti. Oradan geliyor. Türkçe'de bunun karşılığı dönüşlülük zamiri kendi var. Ama Kürtçe'de bunun karşılığı hue. Yani dönüşlülük zamiri hue. Kullanımı ise Türkçe'dekinden farklı. Onun da bilgisini verelim. Çünkü Türkçe'de arkadaşlar işte kendi, kendim, kendisi böyle onu kişilere göre söyleyebiliyoruz ama hue asla ama asla hiçbir eki almaz. Hep böyle alındır. Hüküm eki almaz, kişi eki almaz, hiçbir eki almaz. Böyle sade olarak kullanılıyor. Şimdi ilk dersimize geçelim. Em peşmet naxwe bixwînin. Navê min Sozar e. Xuşkeke min heye. Navê xuşka min Rûşen e. Ez û xuşka xwe sibihan zûra dibin. Ez bi xwe hişyar dibim û xuşka xwe jî hişyar dikim. Em piştî taştê spartekên xwe çê dikin û derdikevin derve ji xwe re dilîzin. Ez ji xuşka xwe zav hez dikim. Arkadaşlar burada bir metin var ve burada xwe'nin farklı farklı kullanımları var. Yani hepsi aynı kullanım değil. Şimdi biraz analiz edelim bu metni, inceleyelim. Benim adım Sözdar. Bir kız kardeşim var. Kız kardeşimin adı Ruşen'dir. Tamam, buraya kadar biliyoruz zaten. Ez xuşka xwe sibihan zûra dibin. Ben ve kız kardeşim sabahları erken uyanırız ya da erken uyanıyoruz. Bakın bir kullanımı burada. Ben ve kız kardeşim. Arkadaşlar şöyle bir ipucu vereyim. Bunu bizim öğrencilerimiz de çok soruyor. Hatta bu yanlışı da çok yapıyorlar. Benim kız kardeşim dersem xuşkamın doğru bir kullanım. Ama kız kardeşim yani mantık olarak direkt kız kardeşim böyle söylüyorsak xuşka xwe daha doğru. Birazdan çok ayrıntılı bunun kullanımını göreceğiz. Ez bi xwe hişyar dibim û xuşka xwe jî hişyar dikim. Bakın burada da bir xwe görüyoruz. Ez bi xwe hişyar dibim. Ben kendim uyanıyorum. Burada ne var arkadaşlar? Burada vurgu var değil mi? Biraz vurgu var burada. Xuşka xwe jî hişyar dikim az önce gördüğümüz kullanım. Kız kardeşimi. Bakın yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bu kullanımda xwe kullanıyorum. Ve kız kardeşimi de uyandırırım ya da uyandırıyorum. Em piştî taştê spartekên xwe çê dikin. Biz kahvaltıdan sonra ödevlerimizi yapıyoruz. Bakın yine tıpkı buradaki gibi benim ödevlerim demiyorum. Ödevlerimi ya da ödevlerimizi diyorum. O yüzden yine xwe kullandık. U derdikevin derve xwe dilîzin. Bu da Türkçe'de olmayan bir kullanım ve dışarı çıkıyoruz.
kendimize oynuyoruz. Aslında bunu motomot çevirirsek böyle. Zaten bu Türkiye'de de çok fazla şey olan, tiye alınan bir konu. Kendime gidiyorum, kendime çalışıyorum, kendime geliyorum. Ama arkadaşlar Kürtçenin mantığında bu var. Yani çünkü dillerin mantıkları birbirinden farklıdır. Tabii ki doğrudan Türkçe'ye çevirince ya da Kürtçe düşünüp Türkçe söyleyince böyle şeyler olabiliyor ama dediğim gibi yine bunun bir temele dayanan bir konu. Böyle bir kullanım Kürtçe mantığında var. Yani kendimize oynuyoruz, böyle kendi halimizde oynuyoruz gibi belki düşünebilirsiniz. Ez kuşka zafezdikim. Yine tıpkı şuradaki kullanım. Ben kız kardeşimi çok seviyorum. Yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bunları tek tek açıklayacağız bu gramerlerine göre analiz ederek. Em li pêşî rewşa yekem binêrin. Bireser û kirde hema kes bin. Ango bireser vegere li ser kirdeyê, cînavka vegerok xwe tê bikaranîn. Çi dibêje di vir de hevano? Dibêje bireser û kirde yek kes bin, heman kes bin. Yani keseke duyem tuneye. Tenek yek kes heye. Em mînaka vederê binirin. Ez xwe dibînim. Kabinêrin ez xwe dibînim. Ez û xwe di vir de heman kesin. Kesek te neheye. Keseke duyem tuneye. Her du jî ev kesin. Ji ber wê em cînavka vegerok xwe bikartînin. Ez xwe nabînim dîsa neyniya wê heman kesin ez xwe bikartînim. Tu xwe dibînî dîsa heman kesin. Tu xwe yani her du jî kesan ji kesa duyemin. Kesekî ku hemberî me wek numune. Ji ber wî em dîsa dikarin bikarbînin. Tu min dibînî. Di vir de em êdî xwe nikarin bikarbînin hevalno. Ji ber ku ev kesa duyeme an jî kesê duyeme. Ev jî kesa yekem an jî kesê yekeme. Du kes hene di vir de ne kesek. Ji ber wê em êdî nikarin di vir de xweyê bikarbînin. Arkadaşlar birinci durum Ravşa Yekem'de diyor ki bireser ukirde heman kesbin. Yani nesne ve özne aynı kişi ise yani nesne tekrar özneye dönerse, özneyi işaret ederse bize bu dönüşlülük zamiri hue kullanılıyor. Şu örneğe bakalım bir. Es hue dibinim. Ben kendimi görüyorum. Bakın burada ben dediğim kişi ve kendim diye kastettiğim kişi aynı kişiler. Yani toplamda bir kişi var burada, iki kişi yok. Yani özne ve nesne aynı kişiyi gösteriyor. O yüzden burada hue kullanıyoruz. Dediğim gibi belki Türkçesini düşününce evet Türkçe'de de ben kendimi diyorum ama hue ile Türkçedeki kendi biraz kullanım olarak birbirinden farklı. O yüzden öyle düşünmeyelim. Şuradaki örneklere de bakalım. Es hue nabinim. Ben kendimi görmüyorum. Yine aynı şekilde tek bir kişi var. Tu hue bini. Sen kendini görüyor musun? Bakın burada da aynı kişiler. Yani ikinci tekil kişi var her iki durumda da. O yüzden yine hue kullandım nesne yerine. Üçüncü örnekte tümün dibini. Burada arkadaşlar sen beni görüyorsun. Bakın sen ve ben farklı kişiler. Artık burada iki kişi var. O yüzden ben burada artık hue'yi kullanmıyorum. Belli hevano. Nahac emverin revşat diyem. Dibêje çi bireser tekildarê kirdeyê be cînavka vegerok xwe tê bikaranîn. Ev hevokekî giring e bireser tekildarê kirdeyê be. Yani alaka wî bi kirdeyê ve hebe em dîsa xweyê bikartînin. Wek em mînakeyan em binirin ez destên xwe dişom. Ev destên kî ne hevalno? Tekildar yani alaka wî bi kî ye? Dîsa bi ezê heye ne wisa ev destên heman kesene tekildarin. Ji ber wî jî divê ez vir de xweyê bikarbînim. Ez êdî nikarim bêjim ez destên min dişom. Ji ber ku ew destên min in ez divê tekildarin, ez divê êdî vir de xweyê bikarbînim. Em mînakên binirin ez Spartaka xwe çê dikim. Dîsa Sparteka min e, bi min re tekildar e. Ji ber wî jî divê ez vir de xweyê bikarbînim. Ez nikarim bêjim ez Sparteka min çê dikim. Ev êdî şaş e. Ji ber ku Spartek yani Sparteka min e xwe hewce tune ez vir de cardim bêjim min. Divê ez bêjim ez Sparteka xwe çê dikim. Hevano ez vir de dikarim bêjim ez Sparteka wê çê dikim. Ez Sparteka wan çê dikim. Ez Sparteka te çê dikim. Ez her tiştê dikarim bêjim. Lê tenê nikarim bêjim Sparteka min. Ji ber ku ew êdî tekildarê kirdeyê heye dûr de. Em mînaka din binêrin em Sparteka xwe çê dikin. Dîsa kabinêrin Sparteka xwe tekildarê em ye em dikarin bikarbînin. Lêk em bêjin em Sparteka me çê dikin vir de êdî şaş e. Çima?
bi heman şekli hevano. Şu Spartak meye tekili heye dinav beravande. Edi divê zivir xweyê bikarbînim. Ez bibêjim em Spartaka xwe çê dikin. Em mînekadin binêrin. Em Spartaka min çê dikin. Ev jî rast e hevano. Çima rast e? Ha binêrin êdî ji ber ku tekilî tuneye. Spartaka min e lê em çê dikin. Lê em çê dikin. Êdî ji ber ku tekilî tuneye ez divir de xweyê bikar nayînim. Hewce tuneye ez xweyê bikarbînim. Arkadaşlar ikinci durumda diyor ki nesne özneyle alakalıysa dönüşlülük zamiri xwe kullanılıyor. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? İlk örneğe bakalım. Ez destin xwe dişom. Ben ellerimi yıkıyorum. O eller bana ait değil mi? Benimle alakalı. Benimle alakalı olduğu için şuradaki kuraldan ötürü benim xwe'yi kullanmam gerekiyor. Destin xwe dediğim aslında kendi ellerim olduğu için ben burada kullanmalıyım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mantık olarak bu ilk slaytta dediğimiz gibi ben ellerimi yıkıyorum. Bunun doğrudan çevirisi böyle. Ben ellerimi yıkıyorum. Şimdi şuradaki kullanıma bakın. Ez destin min dişom. Ben benim ellerimi yıkıyorum. Bu saçma olur değil mi? Eğer ben benim ellerimi yıkıyorum dersem. Yanlış olur. Eller zaten bana ait olduğu için, yani alakalı olduğu için, o yüzden benim burada xwe'yi kullanmam gerekiyor. Ez destin xwe dişom demem gerekiyor. Burada eğer benimle alakalı olmasa o eller başkasının elleri olsa ez destin wê dişom, ez destin wan dişom, ez destin te dişom her şey olabilir. Ama eğer alakalıysa xwe kullanmak zorundayım. Şöyle bir ipucu verebilirim örneğin. Buradan neyi çıkarabilirsiniz? Ezle min olmaz. Tu ile te olmaz. Ev ile vi ve olmaz. Ya da em ile me olmaz. Hun ile ve olmaz. Çoğul olan ev ile one olmaz artık. Eğer alakalıysa arkadaşlar xwe kullanılmalı. İkinci örneğe bakalım. Ez Spartaka xwe çê dikim. Ben ödevimi yapıyorum. Ben burada ödev benim olduğu için xwe'yi kullanıyorum. Ez Spartaka min çê dikim. Ben benim ödevimi yapıyorum. Artık yanlış. Niye? Çünkü zaten o ödev bana ait olduğu için, benimle alakalı olduğu için xwe kullanmak zorundayım. Em Spartaka xwe çê dikin. Biz ödevimizi yapıyoruz. Ödev bize ait, bizim ödevimiz. Burada yine nesne ve özne birbiriyle alakalı. O yüzden yine xwe'yi kullandım. Ödevimizi yapıyoruz. Ama dersem ki biz bizim ödevimizi yapıyoruz. Bu artık yanlış olur arkadaşlar. Yani anlam olarak da saçma, gramer olarak da saçma olur. Eğer alakalıysa o kendi anlamını vermek zorundayız. O yüzden yine az önce söylediğim gibi işte ezlemin nasıl olmuyorsa emle m de olmuyor örneğin. Mesela şey de diyebilirsiniz. Tu Spartaka te çê dike. Yanlış. Tu Spartaka xwe çê dike. Ya da ew Spartaka wî çê dike. Bu eğer aynı kişilerse yanlış arkadaşlar, alaka varsa. Ev Spartaka xwe çê dikedir doğrusu. Em Spartaka min çê dikin. Biz ödevimi yapıyoruz. Bakın bu da doğru. Niye? Çünkü biz benim ödevimi yapıyoruz. Artık benim ödevim. Ama öznem biz. Artık birbirleriyle alakaları yok. O yüzden burada xwe kullanmak zorunda değilim. Yani bu alakalı olduğu kişi ve yani özne ve nesne alakası varsa xwe kullanmalıyım. Ama bakın burada artık ödev başka birinin ödevi, öznem başka bir özne. O yüzden kullanabilirim. Bir de arkadaşlar, şimdi ben size dedim ya işte ev Spartaka wî çê dike. Biri bana böyle söylerse, örneğin biri bana derse ki ev Spartaka xwe çê dike, ben anlarım ki işte ev dediğim kişi Zelal olsun ve Zelal kendi ödevini yapıyor. Bunu anlarım. Ama ev Spartaka wî çê dike derseniz, yani biri bana böyle bir şey derse ben anlarım. O başka birinin ödevini yapıyor anlarım. Aslında tam da söylemek istediğim bu. Eğer başka biri ise tamam, problem yok. Ama aynı kişiyi kastetmek istiyorsanız xwe'yi kullanmak zorundasınız. Eminha liminakin rewşa duyan binêrin dîsa me çi got bi ser têkildarê kirdeyê be cinavka vegere xwe tê bikaranîn. Em destên xwe dişon. Em destên xwe dişon dibe. Em destên min dişon dibe. Ji ber ku êdî divir destên min lê kirde tiştekî dine, ez êdî ne mecburum xweyê bikarbînim. Ez û xwişka xwe diçin malê. Xwişka min e ne wisa bi min re têkildar e. Ji ber wî hewce tune ez bêjim ez û xwişka min. Vê mînakê
Xwendekar zav dinivîsin jî ji me re jî dibêjin lê wek bikaranîn ev rast e ez û xwişka xwe ji ber ku ew xwişka min e ji xwe hewl ji tune car din bêjim ez û xwişka min wek ez û xwişka min diçin malê qels dimîne hevano ji ber ku têkilî heye divê ez bêjim ez û xwişka xwe em yardım binêrin ez û xwişka wê diçin malê ka binêrin ev rast e çima ji ber ku êdî xwişka keseke din e êdî bi ezê re têkilî tune ye ji ber wî jî ne hewceyê xweyê bikar bînin ka binêrin xwişka keseke din e ew û birayê xwe li zanîngehê dixwînin ez çi fehm dikim ji vê hevokê ew bila navê ew ê bila jinek be bila zelal be wek nimûne birayê xwe êdî birayê zelalê ye bila navê jî Elî be zelal û Elî li heman zanîngehê dixwînin lê heke ez bêjim ew û birayê wî ez êdî dibêjim zelal û wek birayê keseke din li zanîngehê dixwîn êdî têkilî namîne ez bikar bînim ez û birayê wê li zanîngehê dixwînin wek niha min vegot êdî birayê kesekî din e êdî bira ne birayê min e ez û birayê wî ka bine birayê din ne birayê min heke birayê min bûye em ê bigota ez û birayê xwe li zanîngehê dixwînin arkadaşlar burada tam oturtacağımız örnekler var. Bir tek tek bakalım. Em destên xwe dişon, biz ellerimizi yıkıyoruz. O eller bize ait yani nesne ve özne alakalı. O yüzden kullanım doğru ve biz bizim ellerimizi yıkıyoruz demiyoruz. Biz ellerimizi yıkıyoruz diyoruz. O yüzden xwe kullandık ya da ikinci bir teyit etme metodu olarak. Em destên min dişon, biz ellerimi yıkıyoruz. Artık burada nesne ve özne birbirinden bağımsız. O yüzden xwe kullanmama gerek yok. Doğru bir kullanımdır. Ez û xwişka xwe diçin malê ben ve kız kardeşim eve gidiyoruz. Bu doğru arkadaşlar ama öğrencilerimizin çokça kullandığı ez û xwişka min. Böyle derseniz ez û xwişka min diçin malê ben ve benim kız kardeşim eve gidiyoruz oluyor. Bu da biraz gramer olarak yanlış oluyor açıkçası arkadaşlar. Eğer alakalıysa xwe dememiz daha doğru. Ez û xwişka wê diçin malê ben ve onun kız kardeşi eve gidiyoruz. Bakın artık benimle alakası yok. Artık benimle bir alakası yok. O yüzden ben ne yapıyorum? Xwişka diyorum artık burada xwe kullanmama gerek yok. Parantez içinde de zaten xwişka kesek edine. Yani kız kardeş başka birinin kız kardeşi. Şu özneden bağımsız birinin kız kardeşi. Ew birayê xwe li zanîngehê dixwînin. O ve erkek kardeşi üniversitede okuyorlar. Ben bu xwe'den anlıyorum ki erkek kardeş o dediğim kişinin erkek kardeşi. Ama bir alttaki örnekte ez û birayê wî li zanîngehê dixwînin ben ve onun kardeşi üniversitede okuyoruz. Bakın artık ez û birayê xwe diyemem. Ben ve kardeşim diyemem. Buradan ne anlıyorum? Erkek kardeş başka birinin erkek kardeşi. Artık alaka yok birbiri arasında. Em niha jî li rewşa sêyem binêrin ji bo kirpandina Kirdeyê cînavka vegerok xwe tê bikaranîn. Kirpandin hevano hemwatê min peyvê li vir hene hûn jî dikarin binêrin. Em li mînaka binêrin ez bi xwe wisa difikirim. Ez çi dikim di vir de ez ê xurt dikim. Ez bi xwe wisa difikirim. Ew bi xwe naxwaze were dîsa ew ê xurt dikim. Em bi xwe diçin dîsa em ê xurt dikim. Hûn bi xwe bi me re xeber nadin. Wek me tiştek nekiriye hûn bi xwe xeber nadin. Ez tenê dikarim bêjim hûn bi me re xeber nadin. Lê heke ez bêjim hûn bi xwe bi me re xeber nadin ez dûr de êdî bi nêwî xêz dikim, dikirpînim hevano, dikirpînim êdî. Arkadaşlar üçüncü durum ise ji bo kirpandina Kirdeyê öznenin vurgulanması için dönüşlük zamiri kendi kullanılır arkadaşlar. Örneklere bakalım. Yani vurgu yapmak için kullanıyoruz. Ez bu xwe fikrim. Ben kendim böyle düşünüyorum. Ben kendim düşünüyorum. Bakın beni böyle şey yaptım, güçlendirdim. Orada vurgu yaptım. Ev bu xwe naxwaze were. O kendi gelmek istemiyor. Daha doğrusu Türkçe çevirince o kendisi gelmek istemiyor. Yine onu ne yaptım ben? Vurguladım değil mi? Altını çizdim. Em bu xwe için biz kendimiz gidiyoruz. Yani böyle başka biriyle değil. Biz kendimiz gidiyoruz. Yine kuvvetlendirdim arkadaşlar buradan. Hûn bu xwe bi me re xeber nadin. Siz kendiniz bizimle konuşmuyorsunuz. Yani biz bir şey yapmadık ama siz kendiniz konuşmuyorsunuz. Yine ne yapıyorum burada? Vurguluyorum arkadaşlar. Kan nişaya xwe binêrin di kurmancî de cînavka vegerok xwe her tim xweruye.
Ciberko kartafan davan kesane her vekidin nagre zayendi mejereci diyar nake. Arkadaşlar diyor ki bu notta Türkçe'de kurmancı'da dönüşlük zamiri olan hue her zaman yalın haldedir. Hiçbir ek almadığı için işte büküm eki, kişi eki ve benzeri ekler almadığı için cinsiyeti ve sayıyı da belli etmez arkadaşlar. Biz hue'ye bakarak cinsiyet ya da işte tekillik çoğulluğu anlayamayız. Örneklerine bakalım. Numuneyen bunların. Zilan hue dibine sıfır de hue edinmeye ne usta? Zilan çocuğuna edinmeye. Ve herkes beşim ali hue dibine havcetine ez hartafık benim ve lezfem dikim kuvveti bu ali yani merem kala merek dikin edi. Yani zayen nereydi? Anca heke zarok hue dibinin Dvır da zjve nefam dikim ku pırıjmarın ne usta? Kabınerin. Her tim hue, her tim xoriye. Le yek de me bu, yek de ner bu. Diya da uydeşi pırıjmar bu. Arkadaşlar Zilan kendini görüyor. Ali kendini görüyor. Çocuklar kendilerini görüyorlar. Hepsinde tek hue kullandım. Hiçbir eklemedim. Ama neyden anlıyorum? Cümlenin kendisinden örneğin işte Zilan dememden, Ali dememden ya da Dıbi'nin dememden bakın tekil, çoğul ya da dişi her üçünün de yerine kullanılabildiğini görüyorum burada. Hiçbir ek almadan. Normalde neydi? Bizim işte cinsiyet belirten eklerimiz vardı. Ona göre bükme eki getiriyorduk. Ona göre ve katandek getiriyorduk. Ya da tekillik çoğulluğa göre değişiyordu her şey ama bakın hiçbir şey değişmiyor. Hue'ye asla hiçbir şey eklenmiyor. Unutmuyoruz bunu. İşte burada Türkçeden ayrılıyor. Asla hiçbir ek almıyor. Her zaman yalın halde. Hatta bizim böyle hep tamlama yaparken hani işte birincisi ve katandaki ikincisi tavan diyorduk ya işte diyanmen dediğimiz gibi. Ama bakın hep kuş kahve falan dedik. Asla onu bükmedik. Büküme uğratmadık tamlama olmasına rağmen. Nahalçem hindariye binerin burada belsif hene em behevdire çekindiysa ez limala nokta rudinem. Ez bejim ez limala min an ez limala xwe. Ez limala min an xwe. Kabınerin tekildarı ezi. Min tekildarı ezi nabe. Heke tekili hebe me gotu bu dibe ez bejim xwe. Eve karin nokta nekadinin. Eve karin xwe nekadinin an eve karin me nekadinin. Kar kari ki ev giringe. Heke kar kari buan bedisa vem bejin ev karin xwe nekadinin. Leheke kar ne kari wan be tekili tune be vem bejin ev karin xwe ev karin me nekadinin hevano. Yani her duce çedbe gorira bir şey. Arkadaşlar bunu Türkçe açıklayayım. Şimdi onlar ödevlerini işlerini bitirmeyecekler. Şimdi ben burada dersem ki hue onlar işlerini bitirmeyecekler anlamını veriyorum. Peki neyi anlıyorum? İşin onlara ait olduğunu anlıyorum. Ama ben burada me dersem eve karin me nakadinin onlar bizim işlerimizi bitirmeyecekler anlıyorum. Birinde alaka var. Alaka varsa hue diyorum. Birinde alaka yok. Alaka yoksa istediğimi kullanabiliyorum. Yani ikisi de her iki durumda doğru. Bakın burada alaka olduğu için kesinlikle min diyemem. Ezle min diyemem. Ama burada olabilir de olmayabilir de. Ona bağlı değişir. Emdiyasiyen binerin ezu huşka nokta diçim beriye ezu huşka min an ezu huşka xwe. Kabının hemen şekli tekli heyne olsa ezu min nabe me got nahayim bahevdu. Nexwe divê çi be? Divê ezu huşka xwe be. Yine arkadaşlar ben ve kız kardeşim Beri yani böyle o koyun sağmaya giden kadınlar kız kardeş benim kız kardeşim olduğu için alakalı olduğu için artık hue kullanıyorum arkadaşlar. Ben ve benim kız kardeşim gidiyoruz demiyorum. Ben ve kız kardeşim diyorum. Yani ikinci teyit etme yöntemimiz buydu. O anlamda hue ile veriyorum. Ezu huşka nokta dışım beriye. Ezu huşka min an ezu huşka ve. Şomet got yani teqaz ez be min nabet birde. Nexwe çi be? Em fem dikin ku huşka kesek edine. Nexwe ezu huşka ve. Yine arkadaşlar burada ben ve işte kız kardeş yine gidiyoruz diyorum ama min diyemem. Çünkü eğer benim kız kardeşimse hua demek zorundayım. Böyle bir yani min kesinlikle yanlış. Eğer ben ezu huşka ve dersem ben ve onun kız kardeş demiş oluyorum. Zaten alaka olmadığı için de kullanabiliyorum artık.
Em bi hevalên nokta nokta werin davetê. Çi be em ê bi hevalên xwe re an em ê bi hevalên me re. Em heye têkilî heye em ji vana fehm dikin. Bixwe me nabe hevana. Em û me nabe. Têkilî hebe divê çi bêjim? Ez bêjim em ê bi hevalên xwe re werin davetê. Belê hevalino ev micar jî wisa bû hêvî dikim bi kêrî ve hat hatta vaneyeke din li xwe baş binirin, li xwe muqate bin hevalino, hatire ve. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Umarım sizin için de faydalı bir ders olmuştur. Dediğim gibi bu böyle kitaplarda böyle birinci kural, ikinci kural gibi görmeyeceğiniz bir konu. Bu bizim artık biraz tecrübeyle az çok belirlediğimiz şeyler aslında. Çok da yazılı şeyler değil. Umarım sizin de işinize yarar. Belki derse kadar hoşça kalın arkadaşlar. Gelê hevalên hêja û xêratên pêrga Kurdî, îro mijara me daçekên tevgerî ne, me di astayeken di daçekan bi berfirehî dîtibû, divê wanê de jî heke daçekek tevgerekî nîşan bide. Yani hareketek hebe burada em ê çawa bikarbînin, em ê hînî vê bibin. Arkadaşlar 5. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Daçek konusunu daha önce görmüştük. Edat demekti. Daçek'in tevgerin ise arkadaşlar hareket bildiren edatlar demek. Tevger zaten kendisi hareket demek. Bu konu güzel bir konu ve karşılaşabileceğimiz, aslında mantıklayabileceğimiz bir konu. Böyle çok Türkçe karşılığı olmayan bir konu yine. O yüzden dikkatlice dinleyin siz de. Şimdi ilk dersimize geçelim. Hevalên hêja me di asta yekem de me ji xwe daçeka dîtibû. Du de daçekekê bingehîn me dîtibû. Çi bû di de. Wek mîna pisîk di pacê de ye. Ez ji vir çi fehm dikim? Pisîk di pacê de li wir sekin ye. Yani tevgerek, hareketek tune dur de. Lê heke derbasbûnek hebe. Heke pisîk ji wê pacê derbas bû beze çawa bêjim. Pisîk di pacê re derbas dibe. Heke ez êdî bi rêyê çêkim vîneka, ez çi watê didim? Êdî hareketek ye. Ji derva ketiye hundir, an ji hundir derketiye derve. Yani hareketek êdî bide, cihê xwe guherandiye. Cudahiya we ev e. Cudahiya di de û di re. Heke em bêjin pisîk di pacê de seknek, heke em bêjin pisîk di pacê re, em ê fehm bikin Kurd dur de tevgerek ye. Arkadaşlar, Daçek konu dersimizde dı'ni çok ayrıntılı görmüştük ve dı'nın böyle İngilizce'deki et gibi, Türkçe'deki dade gibi anlamları olduğunu, bulunma hal eki olduğunu görmüştük. Eğer duruyorsa, örneğimize bakalım, pisik de pacede. Eğer bu örnekte kedi ya da normalde bir şey böyle yerindeyse dı diyebiliriz. Hatta demiştik ki de sınırlar çok önemlidir bizim için dı'dan farklı olarak. Yani bulunduğu yer işte ya küçük bir yerdir ya da işte özellikle belirtiriz nerede olduğunu. O zaman de kullanırız. Kedi işte pencerede diyoruz burada. Ama kedi pencereden girdi ya da kedi pencereden geçti ya da kedi pencereden çıktı. Bakın bu fiillerin hepsi bir hareket bildiriyor. Yani yer değiştirme belirtiyor bize. Eğer bu şekilde bir yer değiştirme varsa artık dı'yı kullanamıyoruz. Peki ne kullanacağız? Örneğimize bakalım. Pisik de pacere derbastı be. Artık ben burada ne dedim? Kedi pencereden geçiyor dedim. Pencereden geçiyor. Biri kedi pencerede, diğeri kedi pencereden geçiyor. O geçiyor bize hareket verdiği için, bir yer değiştirme verdiği için artık pencerede geçiyor diyemiyoruz. Türkçe'de de bunu diyemiyoruz. Ama bunu belirtirken ne yapıyoruz artık? D'yi atıyoruz, yerine R getiriyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Artık o hani D ile olan bir sürü edatımız var diye işte de temelinde. Dibinde örneğin altında demekti, diserde üstünde demekti, dınavda içinde demekti. Artık bunların hepsinde D'yi kaldırıp yerine R'yi getirirsek hepsinde bir hareket katmış oluruz, bir hareket belirtmiş oluyoruz. Yani D derken second yani bir duraklama, duraksama var ama R derken artık tevgel yani bir hareket var artık. Dedik ki de bulunma veriyor. Re daha çok dan ama ayrılma haliki olan değil. Oradan geçme anlamı olan dandeni veriyor. Peki dibin de altındaydı. O zaman dibin re dersem
böyle altından geçiyor, altından gidiyor diyebilirim değil mi? O zaman böyle altından olarak çevirebiliriz bunu. Ya da dışarı de üstünde demekti. Ama orada bir hareket varsa, yer değiştirme varsa artık dışarı kullanmam gerekiyor. Dınav da içinde demekti. Ama ben bir hareket belirtiyorsam, eğer içinde ama bir hareket var orada, yer değiştirme varsa içinden diyeceksem yine D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum ve dınav R oldu. Arkadaşlar D ile dınav D'nin yani ikisi de bulunma haleti veriyordu. Ama farkını bunu birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Yine oradan bakabilirsiniz siz de. Birinde tam olarak içinde demek istiyorum. Diğerinde içinde olması değil, bulunması bizim için daha önemli. Yani şurada özellikle belirtiyorum. Dınavde ya da dınavre. Özellikle içinden. Onu belirtiyorum. O zaman navda ekliyorum. Zaten nav tek başına iç, hatta karın demek. Diğer bir anlamı da. Şimdi bunları tek tek bakalım. Şunları tek tek bakalım farklarına. Böyle hevalin heja. Nahara vekir em kabinlerin tavaçedbe. Kaklibaz deser bahrera dıfırın. Kaklibaz deser bahrera dıfırın. Ejvir çifem dikim. Deser bahrene lelvur naseknen. Edilur naseknen ceh xwe digwênin. Ji ber vê jî ez çawa dibêjim li ser behrê re ew rê wateya tevgerê dibe min. Bi heman şeklê zêdî dikarim hemûyan bikarbînim. Pisîk dibin kursiyan re dixirxile. Ez dîsa çi fehm dikim? Pisîk dibin kursiyan de ye lê di cihê xwe de nasekine, cihê xwe digwerîne wek mînak ji bo vê lêkerê dixirxile. Ji ber vê jî ez êdî vîneka bi rêyê bikartînim. Arkadaşlar dışarıda üstünde, dibinde, altında demekti. Şimdi örneklerimize bakalım. Kaklibaz dışarı bahrera dıfrın. Martılar denizin üstünden uçuyor. Denizin yani üstünde durmuyor. Orada artık bir hareket var. Eğer sadece üstünde dursa tamam dışarıda diyebilirim. Dışarı diyebilirim ya da. Ama orada bir hareket varsa artık, yer değiştirme varsa, örneğin uçmak fiili bize bir hareket belirtiyor zaten. Fiilden de anlaşılıyor. O zaman R'yi kullanmak durumundayım. Nasıl diyeceğim? R'yi atıyorum, yerine R getiriyorum. Dışarı bahre re sıfırın. Bir de arkadaşlar edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Bunları da ayrıntılı görmüştük. Bakın örneğin burada bahre artık büküme uğramış. Dişil büküme kalmış. Şuradaki örnekte şimdi kedi sandalyelerin altında diyebilirim. Ama ben buradan ne anlarım? Sandalyelerin altında duruyor. Eğer hareket ediyorsa ben altında diyemem artık. Onu belirtmem gerekiyor. Nasıl söyleyebilirim bunu? Örnekteki gibi psik dibin kursiyan re dıhırhıle kedi sandalyelerin altından sürünüyor arkadaşlar. Dıhırhıle böyle sürünmek anlamını veriyor. Zaten fiillerden de anlıyoruz yani işte uçmak, geçmek, girmek, sürünmek, düşmek belki. Yani bu şekilde hareket bildiren fiilleri böyle edatlarla kullanabiliyoruz. Zaten bu fiillerin kendisinde, doğasında yer değiştirme var. Evet, buradan da dedik kedi sandalyelerin altından sürünüyor. Belê, em ji dirê devam dikin, em ê dilê zêde dikin dîsa dinav re. Çi bû hekem bêjin dinav de wek pisîk dinav qutê de ye, pisîk dinav malê de ye. Em dikarin wisa bêjin, lêzê çi fehm dikin? Pisîk dur disekine. Heke pisîk li cihê xwe nesekine. Hareketek bike, cihê xwe biguherîne ez ê çawa bêjim, wek mînakê pisîk di nav qutiyê re derbas dibe. Di nav qutiyê re derbas dibe. Çima re ji ber ku êdî cihê xwe de nasekine. Heke cihê xwe de bisekine. Heke qutiyek hebûya, tê de pisîk hebûya, min ê çi bigota? Pisîk di nav qutiyê de ye. An jî pisîk di nav qutiyê de disekine. An jî pisîk di nav qutiyê de radize. Ferq nake. Lê heke tevgerek hebe cihê xwe guheran dibe wek mînaka vê derê, ez ê çi bêjim? Di nav qutiyê re derbas dibe. Bi heman şeklî li ber an jî di ber de sekneke. Mesela ez li ber darê me. Ez di ber darê de me. Wek vê. Li ber ji bo vî zaptir tê bikarin. Lê heke seknek tune be, tevgerek hebe. Heke ez cihê xwe de neseknim, ez derbas bibim şûr. Wek vê mînakê. Pisîk di ber dîwer re derbas dibin. Ez ê çawa bêjim? Dîsa zêdî rêyê bikarbînim û ev re wateya tevgerê bide min. Pisîk di ber dîwer re derbas dibe. Me gotibu piştaçek hertin ditewin em dikarin bêjin dîwarî, an jî em dikarin bêjin dîwer, ev jî şikleke tewangê. Em ê dersa dawî avê astê de em ê vê miçarî bibînin. Yani tewanga bi vê şeklî em ê bibînin.
Evet arkadaşlar, the ile oluşan edatlardan devam ediyoruz şimdi. The now de içinde demekti. Bunu öğrenmiştik. Ama içinde durmuyorsa, içinden anlamını vermek için, yani hareket varsa, tıpkı bu örnekteki gibi ne yapıyorum? D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum. Bisik sınav kutiye der bastı be. Kedi kutunun içinden geçiyor demiş oldum. Zaten geçiyor fiili anlaşılacağı üzere bir hareket belirtiyor, yer değiştiriyor. Böyle fiillerle R kullanmak durumundayım. Örnekleri de görüyorsunuz zaten değil mi? Yerinde durmuyor, oradan geçiyor. Eğer ben yanında demek istiyorsam daha çok liber kullanılıyor aslında yanında için. Liber'de de belki kısmen kullanabilirsiniz. Ya da bazı yerlerde kullanılıyordur. Ama durmuyorsam ben yanında, örneğin ben ağacın yanındayım diyebilirim ki ez liber dareme. Ama eğer ben geçiyorsam oradan, ağacın yanından, orada durmuyorsam ama duvarın yanından ya da ağacın yanından, bir şeyin yanından geçiyorsam, yer değiştiriyorsam bu örnekteki gibi diyeceğim. Pisik liber diver der bastırın. Kediler duvarın yanından geçiyor. Bakın yanından geçiyor. Yine burada artık ben hareket bildirdim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar az önce de söylediğim gibi edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Şurada görüyoruz zaten dişil büküm eki. Burada diver de aslında büküme uğramış. Ama bu bükümün bir küçük bir nüans, farklı bir şekli. Bu kurun son dersinde buraya da değineceğiz. Her zaman edatlardan sonra büküme uğrar. Bunu unutmuyoruz. Böyle en devam bükün. B ve. Şu emeli zanen evciye nokta edin navanjı tiştek develeri. Vatiya çiğdi de, vatiya da Türkiye'de doğru. Ve vatiydi de. Em bu xuyinin dibêje tevger berbi aliyek ve. Tevger berbi aliyek ve. Yani ez cihekî diçim cihekî, ez wê nîşan didim. Em mînakên xwe binêrin, tu bi ku ve diçî, tu bi ku ve diçî, ka binêrin dîsa tevgerek ye. Ama tene aliyek tene ez, berbi aliyek ve tene diçim. Ne her du aliye. Anji ez bi aliye jor ve diçim. Ez bi aliye jor ve diçim. Dîsa her du diçi tevger hene. Arkadaşlar bu ve bunları tek tek Türkçe açıklayayım çünkü kullanımları önemli ve yine mesela sınav kağıtlarında öğrencilerimizin bu konuyu karıştırdığını görüyoruz, kafalarını karıştırdığını. O yüzden böyle güzelce anlayalım. Bu ve Türkçedeki doğruya karşılık geliyor. Bir yere doğru gitmek arkadaşlar. Örnekte de diyor, cümlede de diyor ki tevger berbi aliye gibi, yani hareket bir yöne doğru arkadaşlar. Bir yere doğru gidiyorum, eve doğru gidiyorum, çarşıya doğru gidiyorum. Bu o doğru anlamını vermek için bu ve'yi kullanıyorum. Artık neresiyse onu ortaya getiriyorum. Tu kuvvetici nereye gidiyorsun? Motomot çevresini çevirecek olsam nereye doğru gidiyorsun? Zaten ama bir yere doğru zaten gidiyoruz. Ona özellikle belirtmemize gerek yok. Kısaca nereye gidiyorsun diyebiliriz. Ama dediğim gibi nereye doğru gidiyorsun? Ya da ez bi aliye jorvetişim. Ben yukarıya doğru gidiyorum. Ya da yukarıya gidiyorum her neyse. Yukarıya doğru, yani bir yerden bir yere doğru anlamını veriyorum bu ve ile. Em varın ya diyem j ve her du bu ve'ye çetbin. J ve hevano ço j tane o atya derketin edida. J ve herkes bir şekli bir karbinim. Tevgeraj derketna ceheki diyar dige. Tevgeraj derketna cehek. Ez ceheki derkevim u j ve diyar digim. Tuş kuvveti, tuş kuvveti, tuş ceheki derketni tu hatiye vediri. Tuş kuvveti, ez j aliye jor vetim. Ez j jor derketime becer bu mez becim. Ez j aliye jor vetim. Bala xo bidin her du berevajı hevdune. Her du vak her du berevajı hevdune. Heke ev ji ve ne boci, bo demam öyle, bo demam jem bikartine. Bak minaka vedere zbişin ev ji doh ve dıxabtim. Ev ji doh ve dıxabtim. Anji ev ji doh ve dıxabite. Disa vak dem ji vataya Türkiye'de dem berid. İngilizce vataya sins heye ya. Aynı bir vataydı deçmere. Arkadaşlar j ve iki anlamı var. Bunu hem yer için hem zaman için kullanabiliyoruz. Önce yer için olan anlamına gelelim. Evet, Türkçesi den beri gibi çevrilebilir. Tevgeraj derketna ceki diyardaki. Bu nasıl bir yere doğru olan hareketi belirtiyordu. Bu da bir yerden çıkma, ayrılma hareketini veriyor bize. Örneğimize bakalım. Tuş kuvveti, nereden geliyorsun? Yani bir yerden buraya doğru gelmiş ama nereden geliyorsun? Ez aliye jorvetim. Yukarıdan geliyorum. Yukarı taraftan geliyorum. Dikkatinizi çeksin. Birbirinin tersi bunlar. Tut kuvvet için nereye doğru gidiyorsun? Dış kuvveti nereden geliyorsun? Nereden buraya doğru geliyorsun? Belki bu şekilde düşünebiliriz.
Ez bi alê jorvetim yukarıya doğru gidiyorum. Ez ji alê jorvetim yukarı taraftan geliyorum olmuş oldu. Bunlar bize yer belirtiyordu. Eğer ben zaman için kullanmak istiyorsam bunu, arkadaşlar, şivo deman vateya dem beri'di de. Zaman için kullanacaksam dem beri anlamını veriyor. Dünden beri çalışıyorum. Geçen seneden beri Ahmet'teyim. Bu şekilde düşünebiliriz. Ev ji duh ve dıhabite o dünden beri çalışıyor. İngilizce'deki since benziyor. Türkçedeki den beriye benziyor. Zamansal olarak. Bəli, em devam bikin. Bi re, ji re. Em neke her du bi ve'ye çedbin. Naha ev her du jî re'ye çedbin. Le em divan de balava bikişem gotiye da çekin. Ne gotiye da çekin tevgerîn wek van. Ji ber ku hinek cuda ye. Le em dîsa binerin, dîsa zaftên bikaranîn. Kam bixwînin dibêje bi re ji bo kesan wateya bi hevrebûnê dide hevano. Ji bo kesan, em ev derbarê me bikişine ji bo kesan. Wateya bi hevrebûnê dide. Yani ne ji bo tiştên din, ne ji bo masê, ne ji bo kursiyê. Ji bo kesan. Ez bi te re pir kêfxweş im. Ez bi te re. Wateya bi hevrebûnê dide. Tu çima bi min re xeber nadî? Wateya bi min re dîsa wateya bi hevrebûnê dide. Ev jî bi me re tên. Dîsa wateya bi hevrebûnê dide. Arkadaşlar, b, r ve j, r'ye geçtik. Bunlar r ile oluşan edatlar ama şu anda şey belirtmiyoruz. Bakın daha çekin tevgeri demedim başlıkta. Bu ikisinin farklı kullanımları var. Kişiler için olan kullanımları var. Onları göreceğiz. B, r arkadaşlar kişiler için birlikte anlamını veriyor bize. Şimdi daha önce sadece b'yi görmüştük ve b'nın ile with anlamına geldiğini görmüştük. Örneğin ez bi kere hurdikim dediğimizde ben işte bıçakla doğuruyorum ya da ez bi bala Fred için ben uçakla gidiyorum. O birliktelik anlamını veriyor ama bunu kişiler için kullanacaksam b, r şeklinde kullanırım. Ez bi te re pir kêfxweş im. Ben seninle çok mutluyum. Bakın sen kişi olduğu için R ile kullandım. Tuçma bi min re xeber nadî. Sen neden benimle konuşmuyorsun? O ileyi arkadaşlar R ile veriyorum artık eğer kişi ise. Benimle neden konuşmuyorsun? Ev jî bi me re tên. Onlar da bizimle geliyorlar. Bir de arkadaşlar yine dikkat ediyoruz hepsine. Daha çekten sonra hep büküme uğruyor. Hep o yüzden eğer biz zamirleri kullanacaksak bükümlü zamirleri kullanıyoruz. Em werin ji re'ye, ji re ji bo kesan dibêje ev Tirkiye wek ismin a halî derbas dibe. Kurdiya jî bi vî şeklî em bi ji re'ye wî watiyê didin. Em mînakê bidin. Em neka di Almanî de neşaçmûn wek halê datif e. Di Kurdî de jî ji re, ji bo kesan dîsa. Ez ji deya xwe re qebdek gul bînim. Ez ji te re dibêjim wisa neke. Tu çima ji min re tiştek nabêjî? Tu çima ji min re tiştek nabêjî? Bila bala we bikişinin ev dîsa tenê ev te bo kesan tê bikaranîn hevano. Arkadaşlar ji re de kişiler için, yine yer için değil, kişiler için ismin a hali, işte sana, bana, Ayşe'ye, Ahmet'e o a hali vermek için kullanıyoruz. Bu Almanca'daki datife benziyor. Orada da o a halini başka şekilde oluşuyordu. Kürtçe'de de j, r ile oluşuyor. Örneklere bakalım. Ben anneme bir demet gül getiriyorum, bir demet çiçek getiriyorum. Anneme demiş oluyorum burada. Bir de dikkatinizi çeksin. Diyahue, anneme. Benim annem demiyorum. Anneme diyorum. O yüzden annem benimle bağlantılı olduğu için burada min değil, hue kullandık. Ben sana diyorum ki böyle yapma. Ben sana böyle yapma diyorum. Yine sana. Bakın o a halini verdim. Uçmacımın ratıştek nabeci. Sen neden bana bir şey söylemiyorsun? Arkadaşlar a dedim ama hani Türkiye'de de öyle ya. A, aynı oluyor yani. Yani anneme o da fark etmiyor. Bilgisini vereyim. Bana neden bir şey söylemiyorsun? Burada da yine a hali, datif halini vermiş olduk. Unutmayalım bu ikisi kişiler için kullanıyor arkadaşlar. Em hajiwarin hindariye. Ev ber gund diçin. Pır diyarı ku dvirde tevgerekiye. Pır diyarı ku emi daçekeke tevgerin bikarbinin. Ev li gor hinek inisiyatifa ve yani tuhasin kişan vatiye bidin. Untkarım gül şekli bikarbinin. Le Pırani herkes bejim ben köye gidiyorum, ben köye doğru gidiyorum. Nahvazi çava bejim, tevgerek şehye. Burada bir hareket var arkadaşlar. Köye doğru gideceğim, pardon ev için. Onlar köye doğru gidecekler diyeceğim burada. Nasıl söyleyeceğim bunu? Ev ber
bigund ve için. Ya diyem ezi te vegerim. Ezi te vegerim. Divir kesekiye. Divir kesekiye. Divir ez ji bo datekin ji bo kesan tem bikarbînim. Em çawa dikarim bêjin? Em çawa dikarim bêjin? Var hinek bir fikrin. Arkadaşlar şimdi burada ben sen var bir de dönmek fiili var. Nasıl diyeceğiz? Mesela seninle döneceğim diyebiliriz değil mi? Peki o birliktelik anlamını bir önceki saatte görmüştük. Nasıl vereceğiz? Birliktelik anlamını seninle demem için ezi bitere vegerim. Ben seninle döneceğim. Çok daran dıfırın. Em burada dikarin gelek dışan bêjin. Lê divêm tevgerên çamdin ji ber ku firîn heye, lêkereke tevgerîn heye. Em dikarin bêjin li ser wek ew ne ji bo bersivabê. Mesela li ser belkî an ser, ber, bin. Em her çi dikarin bikarbînin. Gorî inisiyatifa me heye. Em dixwazin kîjan wa tê bidin. Arkadaşlar kuş, işte ağaçlar, uçmak var. Burada ağaçların üstünden diyebiliriz, yanından diyebiliriz, altından diyebiliriz. Bu sizin hani hangi anlamı vermek istediğinize bağlı. Bu örnek için ama çok dışarıdan rıdıfrın kuşlar ağaçların üstünden uçuyor demiş olduk. Gördüğünüz gibi R'den anlıyoruz ki bir hareket var ya da zaten frin uçmak bir hareket belirtiyor bize. Dız, pace, ketye, mali. Burada diyor ki burada görmediğiniz bir zaman var o yüzden açıklayayım. Dız hırsız demek arkadaşlar. Pace biliyoruz pencere ya da şibakede deniliyor. Ketye mali eve girmiş anlamı var burada bu cümlede. Pencereden diyebiliriz ya da pencerenin içinden diyebiliriz. Her ikisi doğru. Eğer ben pencereden diyeceksem de pacere demem lazım. Çünkü hareket belirtiyorum burada. Eğer pencerenin içinden özellikle belirtmek istiyorsam dınav pacere demem gerekiyor. Zaten burada 3 boşluk var. Dınav pacere. Av kevran dıherike. Burada herikin diyareko tevgerekiye. Emet şu av herikin yani bir diyareko medatekin tevgerin bikarbinin. Misal gor inisiyatifa meyen fazın kişan vatebidin. Ez karım bejim ser bikarbinim. Ez çizanım bel bikarbinim. Dur budur gori vat yani her duşi rastın bo ve minake. Arkadaşlar su taşların dıherike akmak. Taşların üstünden de akabilir, yanından da akabilir. Her şeyi söyleyebiliriz burada. Yani o iki kullanım da doğru. Aklınıza bulunsun. Ne diyebiliriz örneğin? Av berke vrandarke ağaçların yanından taşların yanından akıyor. Yanından demişiz. Ama dediğim gibi dışarı kevranreda hareket edersem taşların üstünden anlamını veriyorum. O da doğru. Kullandığımız yere göre. Dur periniyekte. Arkadaşlar, şimdi diyor ki uzak, piriniyek çığlık, bir çığlık geliyormuş. Arkadaşlar şöyle bir mantık yapalım. Bir yere gitmek varsa, eğer gitmek varsa zaten o bir yere doğrudur. Eğer gelmek varsa o bir yerdendir. Bir kere gelmek fiiliyle, odan çıkma haliyle kesinlikle j kullanmam gerekiyor değil mi? Kesinlikle j kullanmam gerekiyor. Ama o uzaktan buraya doğru gelmiş. Yani tevger berbe aliye gider keve berbe aliye giveti o hareket bir yerden buraya doğru gelmiş. O zaman ne kullanacağım? Zaten boşluktan da belli oluyor. Artı j'da anlaştık. J'dur ve periniyekte uzaktan bir çığlık geliyor demiş oldum. Tuçma ve derevan diki. Disa keseye شو كسش بون بره بهفره بون جره او داتي واته داتي vedida دورده دياركو نبهفره bune derev kırın و بهفره bun alaka vantuneye nefami adım bikarbinin. Arkadaşlar şimdi çevirelim. Sen neden o yalan söylüyorsun. Şimdi kişilerle birlikte kullanılan 2 tane vardı. Bire şuradaki gibi bire birliktelik anlamını veriyordu. Jire de ismin a halini veriyordu. Burada yani ona yalan söylüyorsun dememiz gerekiyor. Onunla yalan söylüyorsun. Aslında o da oluyor mantık olarak da burada söylemek istediğimiz o değildi. Yine yani mantığa göre tabii ki istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi ben diyeceğim ki ona neden yalan söylüyorsun? O zaman nasıl söyleyeceğim? Tuçma
şuvere derevandiki. Bu da zaten kişiler için kullanılan ikinci edatımızdı. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu konu benim çok sevdiğim bir konu. Bence çok zevkli bir konu. Umarım siz aradaki farkı iyice anlamışsınızdır. Unutmuyoruz, eğer hareket varsa o D'ler gidiyordu, sonunda yerine R geliyordu. İkinci önemli nokta ise edatlardan sonra her zaman ismimiz büküm halinde kullanılır. Bazı istisnalar var büküme uğramayan. Onları zaten derslerde oldukça işte üstünü çizdik. Mesela hue artık öğrendik. Hue Cinapkab'a göre hue büküme uğramıyor. Eğer isimse büküme uğruyor, sıfatsa büküme uğramıyor. Onun dışında isimlerimiz hep büküme uğruyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Bir dahaki derse kadar kendinize dikkat edin. Geli hevalin heja bu khatiye esevi dikim vaneyame jibo ve jisuda var bu. Vaneyek hoş ve der baskır. Behavior heditine hatta vaneyek edin. Da hoş ederim yine. Geli hevalin heja mukheratın ferga kurdi. Bir o mücarame cinabkin lehefkıs diye. Ya brasti ev mücar ne mücara ve asti ev mücareke bu astem bilintire le şiber ku mehen tiştem bringehin juha medit em himbun u her vuha ev mücar nekte şaşkıdın jehela rasnivi seveci jehela bu karan ne beşi şiber vici muhas em de ve asti de yeni ve mücara bringehin bibin. Arkadaşlar 6. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde cinabken lehefkısti konusunu öğreneceğiz. Bu konu az önce de söylediğim gibi aslında üst kurların konusu. Böyle direkt A2 konusu değil ama bu konuyla ilgili temel şeyleri biz zaten şimdiye kadar öğrendik. Çünkü edat kullanacağız, öğrendik çok iyi. İşte cinaf kullanacağız, öğrendik. Tavan kavramını öğrendik. Hepsi bu konuyla alakalı. Bir de arkadaşlar bu konu hem çok fazla kullanılıyor Türkçe bilenler tarafından hem de bazı durumlarda yanlış yazılıp yanlış da kullanılıyor. Dersin ilerleyen slaytlarında göstereceğim zaten nasıl yanlışlar olduğunu. O yüzden böyle sağlam bir temelle gitmek istedim ve bu konuyu da bu kurda öğrenmek ve öğretmek istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Heval nutbirde metneke, em behevdure bu konunun o analize metne bakın. Min digot kaydı dilevide tiştek nemaye. Lette de kuleke mazın heye. Dıçı da kuleke mazın heye hevalno. Dilevide ne olsa em çitbinin evde cihe dilevi cihevi gırtiye kabınerin edi dilevi de dilevi de edi cihevi gırtiye. Em berdevam bakın. Es pere dağıfım. Es bekire dağıfım. Buvire, anji buvire, anji bu ayşeire, anji bu bave xore, her tişti bedvirde. Disa cihe naveki gırtiye, keseki gırtiye. Anko ev cinavkeş xo diyare. Lili min guhdar nake. Ka tu jî jêre bibêje. Ji kî re bibêje? Ji wî re, an jî ji wê re, an jî ji diya min re, ji xwişka xwe re, her tişt dîsa dibe. Dema ku ez lê dinerim, ez li kê dinerim, dîsa li wî, li wê, li diya xwe, her tişt dîsa dibe. Yani cê navekî girtiye. Zaf xemgîn dibim. Bila li wê neyan ne nêre û ew qas xwe nêşine. Divir de çar cûre hene, şu cinabkin lefxiste ji çar cûreyan pekti. Em bi hevdure yek bi yek vana kontrol bikin. Arkadaşlar şimdi bu metnin analizini yapalım hep birlikte ve cinabkin lefxisti nerede kullanılmış bir bakalım. İlk cümlemizde bir şey yok. Min digot kaydı dilevide tiştek nemaye. Ben burada digot söylemenin geçmiş zaman hali daha öğrenmedik. Yani böyle bunu böyle bir kalıp gibi şey düşünebilirsiniz. Yani ben sanıyordum ki, ben söylüyordum ki, yani öyle sanıyordum. Dilevide tiştek nemaye. Onun gönlünde bir şey kalmamış. Dilevide, onun gönlünde bir şey kalmamış. Lete de kulekemazın heye. Ama orada büyük bir dert var. Büyük bir keder var, elem var. Kul bu anlamlara geliyor. Dert, elem, keder, acı. Nerede var peki? Dilevide. Artık bakın le dilevide kulekemazın he demiyorum, lette de diyorum. Ama orada onun içinde diyorum değil mi? Yani diyebilirim ki bu de dilevi'nin yerini tutmuş burada. Dilevi bize olmuş de. Yani şöyle söyleyebilirim. Dil büküm ekinden alışacağı üzere dişil büküm eki almış. Dişil bir kelime. Artık demiyorum uzun uzun dilevi, de diyorum. Ya da işte dilevi de şeklinde de çevirebilirsiniz.
Bir de burada onun gönlünde o kişinin erkek olduğunu da biliyorum artık. Es bere dağıfım. Ben onunla konuşuyorum. Onunla konuşuyorum. Peki burada onunla anlamını veren ne arkadaşlar? Şimdi geçen dersimizde biz b're'nin kişiler için birliktelik anlamı verdiğini öğrenmiştik. Değil mi? Daha çekin tevgenin konusunda. Ama burada onunla diyorum ama b're görmüyorum. Sadece re'sini görüyorum. Peki b'sı nerede bunun arkadaşlar? Aslında b'sı bu p'nin içinde. Yani bu p, b, we'nin yerini tutmuş. Bakın hem b'nın yerini tutmuş hem de onun anlamına gelen we'nin yerini tutmuş ve ez b'wire dağfım yerine ez bere dağfım demişiz. Lelimin guhtarnaki ama beni dinlemiyor. Katu jejere bebeje. Hele sen de ona söyle. Ona söyle. Şimdi ona anlamını vermek için biz ne diyorduk? Jivire ya da jivere diyorduk ya da jidyamınre. Yani kişiler için jire oluyordu o anlamını veren. Peki burada ne var onun yerine? Burada bir J görüyoruz. Bakın jivi ya da jive dememiş. Sadece J demiş. Ben o zaman ne anlıyorum? Bu J'nin yine jivi, ona Jiwi'nin yerini tuttuğunu anlıyorum arkadaşlar. Artık yavaş yavaş kalıp belirleşiyor. Demaku ez lednerim. Ona baktığımda zavhem gindirim. Çok üzülüyorum. Şimdi ona baktığımda lenerin yani l kesekin nerin. Bu bir fiil. Değil mi? Bir şeye bakmak oluyor. Ben burada ne yapıyorum? O l'yi görmüyorum artık o fiilde. V de görmüyorum. Sadece L görüyorum. O zaman şunu diyebilirim. Buradaki L de yine V'nin yerini tutmuş. Demako ez Lvi dinerim ya da demako ez L dinerim. İkisi de aynı. İkisi de doğru arkadaşlar. Bilaydi Lvi'nin nere? Bakın bir daha L nerim var aslında. Görüyorsunuz değil mi? L nerim. Artık fotoğraflara bakmasın. Bu ev pasfoneyişine ve o kadar kendini üzmesin. Acıtmasın. Şöyle özetleyelim arkadaşlar. Nafkin lefhısı dediğimiz şey bir adet edattan ve bir de e'den oluşuyor. Bu e'nin ne olduğunu ileriki kurlarda öğreneceksiniz. Hiç orasıyla ilgilenmeyin. Artık bunlar j, e yan yana geliyor ve j'yi oluşturuyor. B, e yan yana geliyor ve b'yi oluşturuyor. D, e yan yana geliyor ve d'yi oluşturuyor. L, e yan yana geliyor ve l'yi oluşturuyor. Artık bunları şunlar yerine kullanabiliriz. Şuradaki e'ler içinde we'yi direkt düşünebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bu cinafken hefkası dediğimiz bu 4 tane zamir türü sadece 3. tekil kişi için kullanılır. 1., 2. ya da çoğullar için falan değil. Zaten notumuzda da öyle diyor. Cinafken hefkası jibo kessa anji keseseyem yakşimar ango we de karani. Yani bunlar sadece we'nin yerini alır. Şu edatları öğrendik. Edatlardan sonra büküm halinin kullanıldığını biliyoruz. İsimse de zamirse de bükümlü zamir konacak ya da isme büküm eki gelecek. Eğer 3. tekil kişileri kastediyorsam şu şekilde kısaltabildiğini öğrendik bu derste arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tüye juvire çı bıkri. Sen ona ne alacaksın? Şimdi ona anlamını j ve r'nin verdiğini öğrendik. Tamam, bu bizim edatımız, ona anlamını veren. Edattan sonra büküm olduğu için işte evviye dönüştü. Buradan erkek olduğunu anlıyorum. Peki ben bunu kısa olarak nasıl kısaltabilirim? Tüye juvire çı bıkri. Bakın ne oluyor? Ezi jere kompütüreki bıkrim. Burada bir iyi olması gerekiyordu arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Eze juvire kompütüreki bıkrim ya da bunun kısa hali şurada öğrendiğimiz gibi eze jere kompütüreki bıkrim. Yani jvi artık j'ye dönüşmüş arkadaşlar. Tu avşin yaratayım. Sen avşinle geliyor musun? Şimdi ben diyebilirim ki cevap olarak bele ez bu avşin yaratayım ya da bele ez bu verettim. Burada kadın olduğunu anlıyorum avşinin. Ez bu verettim. Ya da bunun kısa hali olarak bele ez berettim diyoruz. B neyden oluşuyor? B ve E'den oluşuyordu. B oluyordu. Zaten birliktelik anlamını veren onunla kişiler için böyle olduğunda yine tam bir önceki derste öğrendik. Çantaya da çeheye em dikarim bejin çantaya da tiştek düneye. Anji dve de tiştek düneye. Anji e de tiştek düneye. Angu em çi femdikin
Di çantayı da evdi u ev hali devan katiye bahevdu. Bu ye de. Arkadaşlar tıpkı bunlarda olduğu gibi dı ve buradaki yani büküm hali diyeyim ben size yan yana geldiğinde artık bize T'yi verdi. Zaten dı de biraz içinde anlamını veriyordu. Daha de çantada ne var? Orada işte bir şey yok dedim burada. Artık bu çantanın yerini tuttu. Lüve bigere. Yani onu ara. Lüve bigere. Cevap olarak ne diyebiliriz? Eze lüve bigerim diyebiliriz. Ya da eze işte kişinin adı Zelal olsun. Eze lü zelale bigerim diyebiliriz. Ya da kısa hali olarak eze le bigerim. Yine bu le de l ve büküm halinin yerini tutmuş. Böyle ember devam bikin. Divê tu ji wê lêborîm bixwazî. Em çi dibînin virde? Ji wê dibînin, ne wisa? Ji û halê tevangê û kesasê em. Her tişt dibe. Nexwe em dikarin vê neka kurt bikin. Em ê çawa kurt bikin? Ji û ew êd hat bahevdû. Divê tu jê lêborînê bixwazî bû. Di vir de hevano, ji xwe jê me got cihê ji û wêyê digire. Ji ber vê yekê em êdî nikarim bibêjin divê tu jê wê lêborînê bixwazî. Jê wê şaş e. Ji ber ku ji xwe ev jê cihê wê jî digire. Arkadaşlar burada en çok yapılan yanlışı, yazım yanlışını görüyorsunuz şu anda. Bütün örnekler için bakacağız buna. Şimdi divê tu ji wê lêborînê bixwazî ondan özür dilemelisin. Ben bunu ji wê'yi görüyorum artık. Bunu nasıl kısaltabilirim? Divê tu jê lêborînê bixwazî. Yine ondan özür dilemelisin dedim. Artık buradaki j, ji wê'nin yerini tuttu. Burayı anladık. Arkadaşlar artık bu yerini tuttuğu için wê'nin de ben bir defa daha wê'yi yazamam. Buna gerek yok artık. Divê tu jê wê lêborînê bixwazî artık yanlış. Bu en çok öğrencilerimizin en çok yaptığı yanlış bu arkadaşlar. Ya j lêborînê bixwazî demem lazım ya da ji wê demem lazım. Ya da belki isim kullanırım. J, Ayşe de diyebilirim. Ama J ve ikisini aynı anda diyemem. Çünkü buradaki J zaten V'nin değerini alıyor. Zaten ikisinin birleşiminden oluşuyor bu. Em ji bo minakendin jî binêrin. Di fergê de çend xwendekar hene? Di fergehê de kabinêrin. Di fergehê de. Burada di yekiye kesa seyem işte seyem yekşimar heye em ne mecbur çwa kes ve hani c tiştan çitikre ez êdî çawa dikarim bêjim tê de çend kes hene yani tê de çend xwendekar hene ferq nake ez dikarim bêjim tê de ev tê cihê di û fergehê digre lê ez nikarim bêjim tê fergehê de çend kes hene ji ber çi ji ber ku çi xwe ev tê cihê her duyan jî digre. Arkadaşlar aynı şekilde d'dan ve büküm halinden T olduğunu öğrendik biz. Artık bu T'nin her ikisinin yerini tuttuğunu da biliyoruz. O yüzden bir daha içinde sınıfta dememe gerek yok. Zaten burada T derken orada diyorum yani örneğin. O yüzden zaten fergehe ve T'yi yan yana kullanamam. T fergehe de çent kesene yanlış. Yanlış arkadaşlar. Tekrar ediyorum. T her ikisinde yerini tutuyor burada. Zaten orada diyorum ben burada. Orada sınıfta işte kaç kişi var demem saçma olur. Ya orada kaç kişi var derim ya da sınıfta kaç kişi var derim. Sınıfta diyeceksem bu şekilde ilki gibi orada kaç kişi var diyeceksem T de demem gerekiyor. L'hotel dibini. Em l'ye dibinin burada o hali tavan dibinin, navek dibinin işte işte seyeme diyare. Em kan çava beşin, l'yem çava kurt bakın. Tu ledmini. Tu ledmini. Em dîsa wek van em nikarin ço gavaz bêjim lê ev cihê otelê jî digre cihê liyê jî digre ez êdî hewce tune ez dîsal vir lê otelê binivisim ji ber vê yekî jî tu lê otelê dimînî şaş e. Aynı şekilde arkadaşlar sen otelde mi kalıyorsun ya da burada nasıl söyleyebilirim sen işte orada mı kalıyorsun diyebilirim. Zaten bu lê hem l'nın hem de otelin yerini tutuyor. Hem l'nın hem otelin yerini tutuyor. O yüzden orada otelde demiyorum. Artık sadece bir tanesini kullanıyorum. Ya tu ledmini diye sorarım yani orada mı kalıyorsun ya da tu oteledmini otelde mi kalıyorsun derim. Ev bu balafre na İstanbul'e. Yine burada bir bu görüyoruz. Bir de üçüncü tekil şahsın kullanıldığı bir yer görüyoruz. Zaten bunu söylememe gerek yok. Çünkü tekil kişi sadece kişi olmayabilir yani.
Herhangi tekil ve o dediğimiz her şey olabilir. Burada işte uçakla mı uçakla bu Balafrina İstanbul uçakla gelmiyor. O uçakla gelmiyor İstanbul'a diyoruz. Şimdi uçakla bu Balafre bunun yerini ne tutabilir? Bu neye dönüşüyordu? Ev ve na İstanbul'u. O onunla İstanbul'a gelmiyor dedik burada da. Zaten onunla dediğim şey uçakla, uçak ile. Ben bu anlamı B ile verdim. Hem B'yi içeriyor ile anlamını hem de uçak anlamını şuradaki ev sayesinde içeriyor. O yüzden bir daha onunla uçakla dememe gerek yok. Yani eğer ben ev B Balafrena İstanbul dersem yanlış olur. O onunla uçakla İstanbul'a gelmiyor demiş olurum. Bu da gramer olarak yanlış. Hin lêkerin ku bi cinakên lêvxistî çêdibin. Hevan ûndvan de hin lêkeran dibînin. Ev lêker bûne lêkerên nû. Mesela gihiştin, buya tê gihiştin, işte ketin buya pê ketin, her vekidin. Ev hemû lêker bi cinakên lêvxistî çêbûne. Wek mînak. Di ê gihiştin, buya tê gihiştin. Bi ê ketin, buya pê ketin. Mesela bu çawa bêjim, bi tiştekî ketin ez nabêjim, ez bêjim pê ket. Êdî buya lêkereke nû. Bi ê xistin, buya pê xistin. Ji ê kirin, buya jê kirin. Ser ji ê kirin, buya ser jê kirin. Ji ê birin, buya jê birin. Li ê kirin, buya lê kirin. Arkadaşlar burada bu cinaktin levhasıyla oluşan bazı fiilleri görüyoruz. Şunun bilgisini vereyim. Bu fiiller asıl anlamını kaybetmiş fiiller. Aslında türemiş fiil gibi düşünebilirsiniz. Örneğin giyiştin, yetişmek, dağıştın deniliyor. Yetişmek ama t, giyiştin artık anlamak, kavramak. Bakın buradaki t nereden geliyor? D ve e'den geliyor arkadaşlar. Bunlar yan yana gelmiş. Artık yeni bir fiil olmuş diye giyiştin. O da bize anlamak, kavramak anlamını veriyor. Ya da b, e, ketin. Ketin normalde düşmek, girmek anlamı vardı. Ama şunların yan yana gelmesiyle p ketin ise yanmak demek arkadaşlar. Bir şeyin yanması, tutuşması. Ateşin yanması. Ya da aynı şekilde b, e hıstın. Aslında hıstın işte koymak anlamı var. Ama p hıstın dediğimizde artık ateş yakmak anlamını veriyor bize. J, e kırın. Kesmek anlamında ama ben J kırın dersem kırın yapmaktı ama J kırın dersem artık kesmek anlamı var. Hatta şurada varmış zaten. Cebrin de öyle. Ser J kırın. Ser kafa demek. Kırın yapmak demek. Ama bu J yani J, E'den oluşmuş J hepsi yan yana geliyor. Ser J kırın yeni bir fiil oluyor. Canlı hayvanı kesmek diye çevirdim ben. Çünkü ya aynen bu kurbanlarda kesiyoruz ya biz. Onun için kullanılıyor sadece. Yani ser kafa demek ama bu kafa kesmek yerine kullanılmıyor yani. Direkt canlı hayvanı kesmek anlamında kullanılıyor. Yine jebrin silmek. Brın j, brın. Yan yana geliyor. Brın normalde götürmek arkadaşlar. Jebrin silmek oluyor. Yepyeni bir fiil oluyor. Kırın yine yapmak, etmekti. Kırın. Kırın yani artık giydirmek oluyor. Tabii ki yine bunların hepsi üçüncü tekil kişi arkadaşlar. O yüzden giydirmeyi de çoğu kişiler için değil, tekilse kullanıyoruz. Bunun yerine mesela şey de diyebilirsiniz. İşte li keçahwe, işte ez li keçahwe, ez cile keçahwe li ve dikim de diyebilirsiniz. Bakın uzun hali o li ve kırın. Ama kısa hali le kırın. Ez le dikim. Ben giydiriyorum. Anlamını veriyor direkt. Şimdi arkadaşlar burada çoğu artık kendi anlamlarını kaybetmişti ve yeni bir fiil oluşmuştu. Şurada da yine bu zamirlerle oluşan fiilleri görüyoruz ama burada anlamlarını kaybetmiyorlar. Sadece bunlarla oluşuyorlar. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Siz de kullanıma dikkat edin. Jikeseki, jitişteki haskirin. Birini sevmek. Fiil bu. Jikeseki, jitişteki haskirin. Yani ben şuraya işte ez jide hazdikim diyebilirim. Ben seni seviyorum. Ez jide hazdikim diyebilirim. Ben annemi seviyorum. Ez jivi hazdikim diyebilirim. Ben onu seviyorum. Buraya o biri geliyor ya da bir şey geliyor. Eğer ben bir şey kullanmayacaksam, isim falan vermeyeceksem direkt ne diyebilirim? Cinakin nefesi kullanabilirim. J haskırın yine sevmek anlamı. Yine bir şeyi, birini sevmek anlamını veriyor artık. Şuradaki J keseki ya da J tiştekin yerini tutuyor.
Yine bunun açılımı ne? Az önce de gördüğümüz gibi J neyden oluşuyordu? J ve E'den oluşuyor arkadaşlar. Örneklere bakalım. Ez jihavine hazdikim. Ben yazı seviyorum. Ben bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? Ez direkt J hazdikim. Onu seviyorum diyebilirim. Ama ez jihavine hazdikim diyemem. Çünkü J zaten havinin yerini tutuyor burada arkadaşlar. Bir daha ben onu yazı seviyorum dememe gerek yok. Dest bitişteki kırın. Ango dest bekir'in. Bu çok fazla kullanılan bir fiil arkadaşlar. Çok yaygın bir fiil. Her ikisi de öyle. Dest bekir'in başlamak. Aslında dest bekir'in nereden geliyor? Dest bitişteki, yani bir şeye başlamaktan geliyor. O bir şeyi biz buna yazıyoruz. Örneğin dest bikar, dest bi herhangi bir şey. Ez dest bikari dikim dersen ben işe başlıyorum demiş oluyorum örneğin. Yani buraya bir şey gelmek zorunda. Peki ben onun yerine zamir kullanmak istersem dest bekir'in diyebilirim. Ona başlamak gibi oluyor arkadaşlar. Peki bu P nereden geldi? Biliyoruz. B ve tiştek, yani B ve E'den geldi. Birleşti ve burada P olarak fiilimiz oluştu. Şimdi bunun açılımına bakalım. Ez dest bezanınge hedikim. Ben üniversiteye başlıyorum. Ya da bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? B ve E'yi gördüm. Ez dest bedikim. Ben ona başlıyorum demiş oldum. Ama ez dest bezanınge hedikim diyemem. Neden diyemem? Çünkü ben işte ona üniversiteye başlıyorum demiş olurum. Bu da yanlış olmuş olur. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar buradaki çoğu yüklem yani yeni bir anlam kazanmış. Örneğin işte yetişmekle anlamak çok aynı fiiller değil. Ya da girmek, düşmekle yanmak da değil. Ama bakın yepyeni fiiller oluşuyor ama şunlar da aslını kaybetmiyor. Haşem ver hindarya xwe. Ka onu binerim peki tahmin bakın. Ama Musa yek biyek biçin. Ez tiştekê divide rê dibêjim ew jî dinivîse. Çi were vê valahiyê ez jê re dibêjim ew jî dinivîse. Ev jê çi digre? Ez ji wî re, ez ji wê re, ez ji xwendekara xwe re. Cê kese sêyem digre. Li ser maseyê sindoqek heye. Nokta nokta de fêkî hene. Çi de fêkî hene, di sindoqê de fêkî hene. Newsa nixwaze çawa bidim bi cînakê nefxistê dê de fêkî hene. Ew ji metrobûsê hez nake. Lê dîsa ji metrobûsê hez nake, lê dîsa tê kargehê. Çi were cêwî wî de? Lê dîsa bê tê kargehê. Ango em dikarin cêwî de binivîsin. Lê dîsa bi wê tê kargehê. Yani bi metrobûsê tê kargehê. Arkadaşlar bu örneği Türkçe'de anlatayım. O metrobüsü sevmiyor ama yine de onunla geliyor. İşe onunla geliyor diyeceğim. Onunla anlamını nasıl veriyorduk biz? İşte bu ile veriyorduk değil mi? Birliktelik anlamını nesneler için. Bu metrobüse diyebilirim burada. Ya da bu ve metrobüsenin kısaltılmış hali ve zamir kullanarak oluşmuş hali P diyebilirim. PT kargı. Onunla demiş oldum burada da. De avahiye de dehhani hene le de kaddikan tunene. Çi were burada? Lê di çi de qed dikan dinene di avahiyê de nefsa ez çawa dikarim kurt bikim lê de qed dikan tunene. Burada da dedik ki arkadaşlar binada 10 ev var ama nokta nokta hiç dükkan yok dedik. Neyde dükkan yok? Binada değil mi? Peki ben bina yerine onda anlamını nasıl verebilirim? The avahiye'de binada diyeceğime de diyorum. The ve e'nin yan yana gelmiş hali de'yi veriyordu bize. Tükenge des bikaridiki tükenge des de tişteki kırın. Kabinenin burada kare ev. Es pencemehe dest emeçi bejin. Deznan bejin bikari. C bu zaman geçidikre dest beydikim. Tu ji werzîşê hez dikî? Ji werzîşê. Na ez em ê çawa kurt bikin? Ez jê hez nakim. Ya dawîn ez nokta noktayê hez dikim lê belê ez nokta nokta nakerim. Em çawa dikarim vî çekim. Arkadaşlar şimdi son örneğimizde ben sevmek ama Kürtçedeki mantığı anladık artık. Bir şeyi sevmek olur o. Hani böyle bakmamız lazım. Bir şeyi seviyorum diyeceğim.
Yani onu seviyorum diyeceğim örneğin o bir şey neyse. Nasıl söyleyebilirim bunu tünafkin lafzıyla? Ez, je, hezdikim. Ben onu seviyorum. Lebeli ama ben şimdi burada gerin görüyoruz. Gerin aramaktı. Ama bu fiil bir edatla oluşuyordu. Arkadaşlar bu edatla oluşan fiilleri, tüm edatları biz zaten çokça diğer kurlarda gördük. Eğer eksiniz varsa önce onlara dönüp bakabilirsiniz. Gerin tek başına kullanılmıyordu. Daha doğrusu gerin tek başına kullanılırsa gezmek anlamını verir. Ama lı keseki gerin olursa bu artık aramak anlamını veriyordu bize. O yüzden nasıl söyleyebilirim? L'nın yerini ne alacak burada? Ez, le, nagerin. Ben onu seviyorum ama onu aramıyorum demiş oldum burada da. Peli hevalin heja, em hatin davya vaneye xwe, hevidik miş bu veci su devar bu evane, hatta vaneye gedin lixwe baş binerin, lixwe mukatebin, heke kemasyon ve hebin, un dikarin le astayken binerin, u Luan micaran guhtar bikin, şibar kutede gerek micaran gerek bir berfrehi ve gotin, unca dikarin le binerin. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Eğer dediğim gibi eksiğiniz varsa edat konusuna ayrı bakabilirsiniz, büküm konusuna ayrı bakabilirsiniz, edatlardan oluşmuş fiillere bakabilirsiniz. Bunların hepsi birinci kurda yer alıyor. Zaten bir video en fazla 20 dakika falan oluyor. O yüzden şey yapmayın yani. Eğer eksiğiniz varsa onları giderip bir daha gelip dersi dinleyebilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler arkadaşlar. Hevalin heja, bixêratin fêrgeha Kurdî, îro mişara me mişarekî gelek balkêşe, ez ji Tirkiyê canmış bo vê mişarê. Mişara me dema boriya sade ye. Dema boriya sade ji bo lêkerên negerguhez. Em ê qasektin lê binêrin negerguhez çi ye, gewan bêjin gerguhez çi ye, em ê hînî wan bibin. Ev dem dîsa demeke sereke ye, jiyana rojan de zaf ye, û bi min ji bo kesên Kurdî axê hinek dijwar li gorî dema bê. Ji ber ku hin qayde hene di nav jiyana rojane de em tiştekî diaxivin lê rastiya wan hinek cuda ye. Em ê hînî şaçiyên xwe jî bibin di vê waneyê de. Arkadaşlar 7. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu demaborya sade yani basit geçmiş zaman ya da dil geçmiş zaman diye çevirebiliriz. Bugünkü konumuzu Leyker'in ne gergühez başlığı altında inceleyeceğiz. Yani geçişsiz fiiller için işleyeceğiz. Ne gergühez geçişsiz demek. İlerleyen bu derste ve bundan sonraki derste geçişli olunca, geçişsiz olunca neler değişiyor bunu hep birlikte öğreneceğiz. Bu çok temel bir zaman. Bütün dillerde olduğu gibi artık geçmiş zamana giriş yapıyoruz. Şimdiye kadar beklememizin sebebi yani ikinci kura kadar beklememizin sebebi ise arkadaşlar tüm geçmiş zamanların diğer zamanlardan farklı olması. Çünkü artık başka bir kök üzerinden ilerleyeceğiz. Biz ne demiştik? Türkçe'de iki temel kök var. Şimdiki zaman kökü ve geçmiş zaman kökü. Şimdiki zaman kökünü biz şimdiki zamanda, geniş zamanda, gelecek zamanda ve birçok tipte kullandık. Artık başka bir kökle bizim işimiz. Yalnız şöyle bir şey, hiç Kürtçe bilmeyenler için bana göre, benim fikrim diğer zamanlar daha zor. İşte geniş zaman, gelecek zaman gibi. Çünkü bir kural yok o kökleri ezberlerken. Yani ezberlemek gerekiyor. Çoğu zaman bir kural yok. Bunda ise öyle bir şey yok. Hep küçücük bir kural var ve bütün kökleri direkt elde edebiliyorsunuz. Ama bunu da bu zamanda bence Kürtçe bilenler için biraz şey gelecek, biraz zor gelecek. Çünkü bazı kurallar var ki bizim günlük hayatımızda çok yerleşmiş. Biz öyle konuşuyoruz ama aslında öyle olmaması gerekiyor. Yani bazı hatalar yapıyoruz söylerken bunları. Şimdi hep birlikte tek tek göreceğiz. Bu derste geçişsiz fiiller için ve diğer dersler, 8. derste ise geçişli fiiller için şimdiki zamanı öğreneceğiz. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Slaytdayken de mednekiye em dîsa bi mednekî em dest pê bikin û em analiza metnê bikin bi hevre. Dawiya hefteyê hevala min a zarokatiyê ji Amedê hat Stenbolê. Min şeveqê ew li balafirgehê pêşwazî kir. Em hatin malê, me bêhna xwe veda û em ji malê derketin. Pêşî em çûn Taksimê û em heta Karaköyê meşiyan. Em ji wir derbasî Eminönü'ye bûn û me li wir masî xwatin. Piştre jî em ji rêya tramvayê heta Beyazıt'ê meşiyan. Me gelek cihên dîrokê dîtin.
Emza vostiyan leme rojeke têru tiji derbas kir. Arkadaşlar bu metinin hepsi geçmiş zamanlı yazılmış bir metin. Şimdi bakalım anlamına. Dawiya hafteye hevalamla zarukatiye ji amede hat İstanbul'da hafta sonu çocukluk arkadaşım Ahmet'ten İstanbul'a geldi. Gelmek fiili neydi arkadaşlar? Hatın. Hatından hat kalmış elimizde. Min şevaki evli balafırgehi peşvazi kır. Ben sabah onu havaalanında karşıladım. Karşılamak peşvazi kırın. Em hatin mali. Biz eve geldik. Yine hatını görüyoruz ama em olduğu için, çoğul olduğu için kişi eki görüyoruz burada. Me behna xoveda. Behna xovedan dinlenmek arkadaşlar. Ve hesin de deniliyor. Behnvedan da deniliyor. Biz işte biraz dinlendik. U emcimali derketin. Ve evden çıktık. Derketin çıkmak. Peşi emtün Taksim'i. Önce Taksim'e gittik. Bu hem hatta Karaköy'e meşyan. Ve Karaköy'e kadar yürüdük. Meşin, yürümek fiilini görüyoruz. Emçivur derbası Eminönü'ye bun. Derbas bun. Diyor ki oradan Eminönü'ne geçtik. Derbas bun geçmek arkadaşlar. Umelhur masihvar. Ve orada balık yedik. Kış saşı emçiraya tramvaya hatta Beyazıt'a meşyan. Sonra da tramvay yolundan Beyazıt'a kadar yürüdük. Meggelek cihendiroki didin. Biz birçok tarihi yer gördük. Emza vostiyan, biz çok yorulduk. Yorulmak vastan fiili. Le merojeke terutiji derbaskır. Ama terutiji dolu dolu. Dolu dolu bir gün geçirdik. Yine geçirmek derbaskırın fiilini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu fiilleri tek tek bir daha bakalım. Em yek biyek luan binerin le lekeran. Hevala minji amede hat. Mekot eftijan lekera hatin. Min ev peşvazi kır. Megot kijan lekere peşvazi kırın. Em cimale derketin. Kijan lekere derketin. Em çun Taksim'i. Kijan lekera çune. Em hatta Karaköy'e meşyan. Kijan lekere meşin. Melvur masi xwar. Kijan lekere xwarin. Merrojeke hoş derbas kır. Kijan lekere derbas kırın. Arkadaşlar burada şu fiillerin mastar halini, forma raderin dediğimiz mastar halini görüyorsunuz. Fiillerin mastar halini ve geçmiş zamanda da kullanımını görüyorsunuz cümle içinde. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çekecek arkadaşlar. Bazen mesela şurada em demişiz, yani yalın zamir kullanmışız ama mesela burada me demişiz. Bükümlü zamir kullanmışız. Em için Taksim'e, biz Taksim'e gittik. Me masihvar, biz balık yedik. Temelde ikisi de geçmiş zaman ama biri yalın halde olmuş, biri bükümlü halde. Arkadaşlar bu tam da geçişlilik, geçişsizlikle alakalı ve dersin başında ne dedik? Geçişsiz fiiller için olanı göreceğiz bu dersimizde, yani 7. dersimizde. O yüzden bizim işimiz bu ders için yalın olan zamirlerle ilgili. Şimdi bir de fiillere bir daha dönelim. Fiiller nasıl elde ediliyor geçmiş zamanda? Çok önemli. Dedik ki geçmiş zaman kökü ve işte şimdiki zaman kökü var. Adından da belli olacağı üzere tüm geçmiş zamanlarda geçmiş zaman kökünü kullanıyoruz. Ama bu kökün elde edilmesi çok kolay. Çünkü arkadaşlar bu forma raderin dediğimiz mastar halindeki fiillerden sonundaki biz neyi ya da ını atarsak, eğer ın varsa ın, ne varsa ne atarsak elimizde kalan bizim geçmiş zaman kökümüz oluyor. ın varsa ın gidiyor, ne varsa ne gidiyor. Tek tek bakalım. Çun gitmek fiili. Sadece ne var, ne gitti. Benim şimdiki geçmiş zaman köküm ne kaldı elimde? Sadece çu kaldı. Peki ez için örneğin bu cümleyi nasıl kuracağım? Ez çum. Ez çum. Bakın sadece şimdiki zaman ez'e göre olan kişi eki geldi. Hatın fiili gelmek fiili. ın var sonunda. Yanında ı da var. ın varsa ın gidiyor dedik. Elimizde hat kaldı. Peki ez'e göre nasıl çekimleyeceğiz? Ez, hat, bir de kişi ekimiz ez hatım, ben geldim oldu. Huarım var arkadaşlar.
Huar'ın ın var sonunda, o yüzden ın gitti. Huar kaldı elimizde. Nasıl söyleyeceğiz geçmiş zamanda? Min huar. Ben yedim. Burada artık şimdi kişi eki görmüyoruz artık burada. Bu bizim diğer ipucumuz. Ama geçişsiz fiillerde kişi ekini kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten buradan tespit edebilirsiniz onu. Got'un söylemek. In var, in gitti. Got kaldı elimizde. Min, got, ben söyledim. Yine kişi ekini görmüyoruz çünkü bunlar geçişli fiil. Diğer dersimizin konusu. Gerin arkadaşlar gezmek. Ne var sadece? In yok. Bakın bu i değil. O yüzden neyi attık? Geri kaldı elimizde. Peki ez'e göre nasıl çekimleyeceğiz? Ez gerim, ez geriyam ya da her ikisi doğru. Habitin çalışmak. Sadece ne var? Bunlarda sakın şu i'yi de atmayın. Habit değil kökümüz. O şimdiki zamandaydı. Geçmiş zamanda ne varsa ne gidiyor, in varsa in gidiyor. Burada sadece ne var? Habiti kaldı kökümüz. Es habitim, ben çalıştım oldu. Ahvin konuşmak. Ahvi ne vardı ne gitti? Geçmiş zaman kökü. Es ahvim, ben konuştum oldu bu. Avet'in atmak. In var, in gitti. Avet kaldı elimizde. Minavet, ben attım. Geçmiş zaman hali arkadaşlar. Şimdi dedik ki bazıları minle yapılıyor, bazıları ezle. Bu tamamen geçişli ve geçişsiz olma durumuna göre değişiyor. Ve biz bu derste ne gergöhezi yani geçişsizlik durumu üzerine, geçişsizlik durumunu öğreneceğiz. Bunun üzerinde duracağız. Hekeleyker ne gergöhez? Geçişsiz, intransitif be. Yani geçişsiz ise fiilimiz. Breser tüneye, nesne yoktur. Kırdeharu dimine, özne yalın halde kalır arkadaşlar. Es, du, ev, em, hun, ev ya da işte isim kullanacaksam zozan, mırat, artık her neyse. Yalın halde, asla bükümlü halde değil. O min, te grubu değil, es, du grubundan kullanacağız. Leker ligori kırdeyi tek şandın. Fiil özneye göre çekimlenir. Ango hartafen keserle dem karanin. Yani kişi ekleri kullanılır arkadaşlar. Kişi ekleri kullanılır. Örneğe bakalım. Şimdi burada çun gitmekti. Ne vardı ne gitmişti? Çu kalmıştı kökümüz. Peki sen gittin diyeceğim. Sen gitmek geçişsiz bir fiil. O yüzden tu halini kullanıyorum. Tu, çu, bir de kişi ekini kullanacağım. Legori kırdeyi dekşandı. Tu çui. Sen gittin. Piştite senden sonra ez hadim. Ben geldim. Gitmek ve gelmek bunlar geçişsiz fiil. O yüzden nesne almaz. Presertüneye kırde harudimine özne yalın halde kaldı. Ligori kırde dekşandın özneye göre de çekimledik. Şimdi biraz daha geçişsiz nasıl bileceğiz biz geçişsiz ya da geçişli olmasını? Biraz bunun üstünde duralım. Burada çok güzel ipuçlar var. Böyle liste yapmaya çalıştım. Sizin de daha kolay tespit edebilmeniz için. Şimdi birincisi dedik ki nesne yoktur arkadaşlar. Breser tüneye, ango bersiva çiye tüneye. Nesne yoktur. Yani ne'nin cevabı yok. Şimdi Türkçe'de biz bunu öğrenirken okullarda hep neyi ve kimi soruların cevabını yok diye öğreniyorduk. Neyi ve kimi sorularının cevabı yok. O zaman geçişsiz oluyor. Örneğin es hatim, ben geldim. Şimdi bakalım çı yani ne'nin cevabı var mı? Ben ne geldim? Saçma oluyor değil mi? Ben araba geldim olmaz örneğin. Ben arabayla geldim oluyor. Yani ben neyi geldim, ben kimi geldim? Bunların cevabı yok. O yüzden geçişsiz kabul ediliyor. Cevap yok. Versif ne? Peki geçişsizse ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradakileri yapıyoruz. Geçişsizse eğer kırde harudumine özne yalın halde ve fiil de özne göre çekimleniyor. Bu kadar. Şimdi devam edelim diğer ipucumuza. Lekerin kubu bu ne çedbin ne gergühezin. Yine güzel bir ipucu bu. Diyor ki olmak fiiliyle oluşan fiiller geçişsizdir. Hani birleşik fiiller olmak fiili oluyor diye bazen. Örneğin ez nehoşbum. Ben hasta oldum. Tumazın buyi. Sen büyüdün. Böyle bunun olmak fiiliyle oluşan tüm birleşik fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Bir de arkadaşlar bunu bir yerde söylemiştim hatırlıyorum. Aslında neydi? Mesela ez nehoşum ben hastayım demek. O ım var ya onların aslında olmak fiili, tıpkı İngilizce'deki to be fiili gibi olmak fiili olduğunu söylemiştik.
O hani emizar tubiye dönüşüyordu. Bizdeki kişi eklediyse buna dönüşüyordu. Mesela ez nehoşum onun şimdiki zamandaki hali. Ez nehoş bum onun geçmiş zamandaki hali ya da ez nehoş bibim onun gelecek zamandaki hali. Aslında onların hepsi olmak fiili ya da büyümek. Bunu nasıl çevirebiliriz? Hasta olmak, büyük olmak gibi yani mantalite bu aslında. Yine ezmazınım, ben büyüğüm, şimdi büyüğüm. Ezmazın bum, ben büyüdüm. Ezemazın bıbım, ben büyüyeceğim. Aslında o kişi eklerin hepsi olmak fiili. Hemu kartafın kesane drastiya xoda lekera bu nene hevano. Evet, buna da tik attık, bunu da öğrendik. Olmakla oluşan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek? Bu bizim öznemizin yalın kaldığı ve fiilimizin de özneye göre çekimlenmesi demek. Lekerin bandore hemula çedikin ne gergezin. Yine çok güzel bir ipucu arkadaşlar. Bu %90 oranında doğru, yani bazı istisnalar var, o yüzden böyle belirttim. Diyor ki bütün vücudumuza, eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa biz onu geçişsiz kabul ediyoruz. Örneklere bakalım. Çun gitmek fiili. Şimdi ben bir yere gidince benim bütün vücudum hareket ediyor. Bütün vücudum gidiyor. O yüzden bu geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. Hatin gelmek fiili. Yine bir yerden gelince bütün vücudum geliyor. O yüzden bütün vücuduma etki ettiği için bu fiil geçişsiz kabul ediliyor. Ketin düşmek, bütün vücudum düşüyor. Vastan yorulmak, bütün vücudum yoruluyor. Mirin ölmek, bütün vücudum ölüyor. Bu şekilde bütün vücudumuza etki ediyorsa arkadaşlar geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek arkadaşlar? Geçişsiz kabul edilmesi demek. Öznenin yalın, fiilin de özneye göre çekimlenmesi demek. Pıraniye lekerin kubu yine kadın ne gergözün. İnle biten fiillerin çoğu geçişsizdir. Bunu zaten şeyde görmüştük. O fiilleri öğrenirken, türemiş fiilleri öğrenirken söylemiştik. İnli oluyorsa hep kendi kendine olma anlamı var. Yani kendi kendine oluyorsa ne demek? Arkadaşlar nesnemiz yok demek zaten. Bir nesnemiz yok orada. Bu anlama geldiğini de söylemiştik. Hatta o zaman demiştik bunlar geçmiş zamanda işimize yarayacak. Evet, geçmiş zamanda inle bitiyorsa çoğunluğu, ama yine istisnalar var her dilde olduğu gibi. Geçişsiz kabul ediliyor. Örneğin gerin gezmek, fırın uçmak, barin yağmak, bazin koşmak, karisin donmak, kelin kaynamak. İlle biten fiillerin çoğu. Birkaç tane çıkarırsak sanırım hemen hemen hepsi diyebiliriz. Geçişsiz kabul ediliyor. Hatta arkadaşlar şimdi bir örnek vereceğim. Örneğin ahvin ya da peyvin konuşmak demek. Aslında ahvin ya da peyvin bunun geçişli olması gerekiyor değil mi? Çünkü ne konuştum? İşte bir şey hakkında konuştum, haber konuştum falan. Yani ne sormuştum, neyi konuştum diyebiliyorum. Bir cevap var. Ama arkadaşlar in ile bittiği için biz onu da geçişsiz kabul ediyoruz. Ve o yüzden es ahvim, es peyvim diyoruz. Min ahvi demiyoruz. Yine es, yani öznemiz yine yalın kalıyor. Normalde geçişli olması gerekiyor, ancak inle bittiği için yine biz bunu geçişsiz kabul ediyoruz. Ya da arkadaşlar mesela ahvin peyvin konuşmak demek, haberdan da konuşmak demek. Haberdan ya da kısekrin de konuşmak demek. Arkadaşlar örneğin orada da dan yani vermek, aslında bir şeyi vermek geçişli ya da kısekrin yapmak, bir şeyi yapmak geçişli. Sırf bu fiillerden dolayı min haberda, min kısekir, ama es ahvim, es peyvim. İnle bitenler geçişsiz gibi çekimleniyor. Diğerleri geçişli gibi çekimleniyor. Anlam aynı anlam olmasına rağmen. Böyle, Ember devam bakın. Şimdi arkadaşlar bazı fiilleri tüm kişilere göre çekimleyelim dedik ki. Geçişsiz ise nasıl anlıyoruz geçişsiz olmasını? Şu kurallardan anlıyoruz. Özne yalın ve özneye göre çekimleniyor. Çun kokaviçet zdema boride edem himbun ten eminneyi babicin çuma destemede jibo eze esçum bo tuye tu çuyi bo eve evçu evçuyena evçu evci istisna dema boriye emekasektin begerin vedere jibo emhun evşka به همان شکل çektim, yani şöyle kartafin kesane به همان şekline emçun, hunçun, evçun. Arkadaşlar şimdi çunda ne var sonunda, neye attık? Çu kaldı şimdi geçmiş zaman kökümüz. Bütün kişilere göre artık çekimleyebiliriz kişi şeklini
kullanarak es çün ben gittim, çü'yü sen gittin, ev çu o gitti. Arkadaşlar burada dikkatinizi çeksin. Üçüncü kişi eki yok. Ev çü'ye demiyorum artık. Geçmiş zamanda kartafak esasem ev çü'ne üçüncü tekil kişi eki yok arkadaşlar. Kullanılmıyor. Emhun ev çün biz gittik, siz gittiniz, onlar gittiler. Bilmeniz gereken şey ev için e kullanılmıyor artık. E ya da y. Şimdi devam edelim. Hatın gelmek, neyi gelmek, kimi gelmek cevabı yok. O yüzden geçişsiz fiil ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden geçişsiz fiil. Ne yapıyoruz? Geçişsiz fiil olunca ez grubundaki özneleri kullanıyoruz. Zamirleri kullanıyoruz. Es hatım, tu hati, ev hat, disa kartapak esasem tuneye, em hatın, hun hatın, ev hatın. Lekeran man. Tene ne heye ne çu kokavi destemede ma. Em ligori hemû kesan em çekin le dîsa bala xwe bidin. Yek gavaz cêkî dimînim hemû laşê min dimîne. Ji ber wî jî ez ê qartafên binakên xwe rû bikarbînim. An jî ez çimam bersiv tune. Ji ber vê em wek negergöz qebûl dikin. Em niha li gorî cinabkan çêkin ez mam, tu may, ew ma dîsa qartafak esaseyem tuneye, em hûn ew man. Mirin in heye in çu destemede mirma. Em li gorî hemû kesan bikişînin. Ez mirim, tu mirî, ew mir dîsa qartafak esaseyem tuneye. Em hûn ew mirin. Çok ji bo kesên pirçimar qartaf bi heman şeklê çêdibin aynı ne. Me got çi ya girîngçiye qartafak esaseyem yani ji bo ewê tu qartaf nayê bikaran tuneye hevana. Lê kerên cewî dîsa ev jî belê rewşeke xweş e. Ji ber ku hinek cana serime tevlî hev dibe em rastiya wan binêrin. Arkadaşlar lê kerên cewî bunu böyle ikiz fiiller gibi çevirebiliriz. Yani ikiz şekillenen fiiller gibi. Şimdi burada iki tane kullanım göreceğiz. İkisinin de doğru olduğunu göreceğiz. Eminim böyle biraz bilenler varsa evet böyle de söyleniyor aslında böyle de söyleniyor diyeceklerdir. Şimdi gerin gezmek dedik. Ne varsa ne gidiyor, ın varsa ne gidiyor. Burada ne var, ne attık. Geri kaldı değil mi kökümüz? Normalde nasıl demem lazım? Ez gerim. Ben gezdim. İşte neyi gezdim, kimi gezdim olmadığı için ez diyeceğim buna. Mın demeyeceğim. Ez gerim, ben gezdim. Peki biz bunu daha çok nasıl söylüyoruz ya da nasıl duyuyoruz? Ez geriyam gibi duruyoruz. Ez geriyam. Bu şekilde duyuyoruz. Neden arkadaşlar? İşte bu lekerin cevi formatına giriyor ve her iki kullanımda doğru. Her iki kullanımda doğru. Bunu da söyleyebilirsiniz, bunu da söyleyebilirsiniz. Asla yanlış değil. Bazin koşmak. Ne var ne gitti? Ez bazim, ben koştum. Ez baziyan, yine ben koştum. İkisi de doğru. Barin yağmak. Ne var ne gitti kökten? Bar kaldı kökümüz. Bari kaldı kökümüz. Baran bari, yağmur yağdı. Ya da baran bariya, yine yağmur yağdı demek. Kelin kaynamak. Ne var ne gitti? Af keli, su kaynadı. Af keliya, su kaynadı. Aynı şey. Kenin gülmek. Ev kenin, onlar güldüler. Bakın keni kökümüz değil mi? Ne var ne gitti? Bir de çoğul kişi eki kullanılmış. Üçüncü çoğul kişi. Ev kenin, onlar güldüler. Ev kenyan, yine onlar güldüler. Vastan ya da vastin ikisi de yorulmak demek. Sözlükte böyle de görebilirsiniz, böyle de görebilirsiniz. Şimdi ne var ne gitti? Ya vasta ya da vasti, her ikisi kaldı kökümüz. Ez vastan, ben yoruldum. Ez vastin, ben yoruldum. Ya da ez vastiyam, yine ben yoruldum demek. Her iki kullanımda doğru. Dikkatinizi bir şey çeksin. Bu hangi durumda oluyor arkadaşlar? Bu inle biten fiiller için oluyor. Yani her iki kullanımda duyabilirsiniz. Çoğunlukla bunu duyarsınız ama. Şu formu daha çok duyarsınız. Hatta sanırım böyle dile daha güzel mi geliyor? Belki o yüzden artık bu şekilde yerleşmiş. Neyi nerede ma boruya sade. Neyin ya hemu demin bori bneyi çedbin. Hevano hemu demin bori. Bili ve deme se demin bori dinjene yeni sereke. Neyin ya hemu yan bneyi çedbin. Emel Begar Mina Kançı Biner'in çava çedbe. Arkadaşlar şimdi olumsuz formunu görüyoruz. Burada diyor ki bütün geçmiş zamanların olumsuzu ne ile yapılır? Yani fiilin başına ne getirilerek yapılır. İşte bu neye benziyor? Gelecek zamanda da ne yapıyorduk değil mi? Bu yatıp yerine ne getiriyorduk? Burada da öyle. Sadece bir şey atmamıza gerek yok. Çünkü
geçmiş zaman eki yok aslında arkadaşlar. Sadece geçmiş zaman köküyle biz zaman oluşturuyoruz. Artık bir ek olmadığı için sadece hiçbir şey atmıyoruz. Asıl fiilin önüne getiriyoruz. Hep yaptığımız gibi. Es hatim mali le huşkamın bimin ve nehat. Es hatim ben geldim. Es hatim mali ben eve geldim. Le huşkamın bimin ve nehat ama kız kardeşim benimle gelmedi. Eğer ben olumlu yapmak isteseydim ne diyecektim? Bimin rahat diyecektim. Benimle geldi. O benimle geldi. Üçüncü kişi olduğu için üçüncü tekil eki yok. Hatından sadece hat kaldı elimizde. Ama olumsuz yapıyorum. Ne yapıyorum? Sadece başına neyi getiriyorum? Em neketin azmine. Biz sınava girmedik. Eğer ben bunu olumlu yapmak istersem em ketin azmine. Biz sınava girdik. Olumsuz yapacaksam sadece fiilimin önüne ne getiriyorum? Neketin azmine girmedik. Evdoh şev zu raneza. O dün gece erken uyumadı. Arkadaşlar siz kendinize düşünün. Burada niye başta değil, niye ortada? Çünkü tıpkı bizim işte şimdiki zamanda ya da gelecek zamanda da böyle üstünü çizdiğimiz gibi eğer bir fiil ön ek alarak türemişse, örneğin burada razan, ra ön ekini görüyoruz. Böyle zamanlarda neydi? Hep eklerimiz ortaya geliyordu. Çünkü ne demiştik? Bizim için her zaman asıl fiildir. O yüzden olumlu zaman ekleri, olumsuzluk eki hep böyle asıl fiil kökünün önüne geliyor demiştik. Aynı kural burada da geçerli. Artık bir daha özellikle bunun için bir sayfa oluşturup böyle açıklamaya gerek yok. Çok fazla üstünde durduk. Üçüm anne çiğ seyrane. Sen neden pikniğe gitmedin? Şimdi çiğ seyrane dersem sen pikniğe gittin. Ne çiğ dersem başına neye geçirsem artık onu olumsuz yaptım. Zilan he ve ne gerya mali. Yine ne görüyoruz? Gerinden ve gerin. Gezmekten dönmek. Zilan hala eve dönmedi, varmadı. Bir örnek alarak türemiş bir fiil görüyoruz burada. Böyle fiillerde ne oluyordu? Ne hep ortaya geliyordu arkadaşlar. Yani asıl fiilin önüne geliyordu. Burada da asıl fiilimiz gerin. Gerinde ne var, ne gitti, geri kaldı elimizde. Bu işte inle biten az önce gördüğümüz şey. Lekerin cevi ikiz şekillenmiş bir fiil. Vene gerimale ya da vene gerimale her iki formda doğru. Velin hal vermet nekeye min evmetin hinkerasa diye min vergirt. Yani ne minevilsan. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Buradaki örneklerle biraz daha oturtalım geçmiş zamanı. Rokan felat keshene u evne kadına berahoda dağıtın kampinerin çıdıbeyşin. Felat tuddo likudere buyi. Megoçı lekerin kububune çedbin. Hamu neger gözün. Şiberviji evvek tumaye. Edinette tumaye. Tuddo likudere buyi. Felat sen dün neredeydin? Neredeydin? Şimdi tulkudereyi dersek sen neredesin? Ama ne demiştik? Kişi eklerinin geçmiş zaman hali aslında bun olmak fiili. Bununla olan bütün fiiller de her zaman zaten geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden özne sade kaldığı, özne göre çekimlendi. İyi almış burada kişi ekleri. Ezlite gerim. Ben seni aradım. Bakın gerim. Bu gerim fiili aslında bu le gerin yani birini aramak bu gezmek değil çünkü l ile kullanıldığını görüyoruz. Yine inle bittiği için ama neyle bittiği için neyi attım geri kaldı elinde. Ben seni aradım. Arkadaşlar bu da yine bir fiil aslında. Ben neyi aradım, kimi aradım aslında geçişli olması gerekiyor ama ne demiştik? İnle bitenlerde böyle bir şey var. İnle bitenler çoğu zaman yine geçişsiz kabul ediliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bez ez ne göçtüm de yine bunu ne giyiştim ne gıhaştım ikisini de söyleyebilirsiniz. Ama bu ama yerine kullanılıyor. Le de diyebilirsiniz. Sana ulaşamadım. Gıhaştın ulaşmak ya da giyiştin her iki formda doğru. ın var, ın gidiyor sonunda. Ez'e göre çekimliyoruz. O yüzden ın geldi kişi eki ve sana ulaşmadım. Olumsuzluk ekini başına getirdik. Do ez çum guntro kancan. Ferhat Beçe do ez çum guntro kancan. Lekera tüneye pırheysanet gore ezi hat yekşandın. Ez çum ez bersif tüneyeş bervişi neger göze li gore ezi tekşandın. Anji hamula şimin diçe li gore ezi tekşandın. Xeyr bu. Disem forma bori dibinin. Çima hevano. Çi berku ez bejim xeyre.
Xeyre, ev daman haye, leme çi got, me got kartafên kesane gişt lêkera bunene, ji bo wî jî gavan werdigerinin dema borî, êdî wek forma bu em dibînin, forma bu ji bûnê jî neçû. Arkadaşlar dedim ki, şimdi ben hayır dersem hayırdır, hayre. Yani şimdi hayırdır. Aslında şimdiki zaman ya da geniş zaman cümlesi. Ama hayır böyle nasıl çevireyim? Hayırdı yani ne oldu gibi söyleyeceksem artık ne dedik? Kişi eklerinin hepsi aslında bun olmak fiili dedik. O yüzden geçmiş zamanda bu ile olan formu görüyoruz. Zaten bunu da söyleyecek bir şey yok yani zaten olmakla oluşursa ne gergez falan. Bir de bun neyle bittiği için neyi attık? Artık geçmiş zaman halini kullandık. Da biramın ne hoş bu. Aynı şeyi görüyoruz. Diyor ki büyük annem hastalandı. Şimdi ne hoş edersem şimdi hasta. Ne hoş şey o hasta. Ama hastalandı artık o kişi ekini bu olan formunu görüyorum. Geçmiş zamana çeviriyorum çünkü. O hastalandı. Ne hoş bun. Yine bununla oluştuğu için burada öznemimizin büküme uğramaması gerekiyor. Ama burada bir tamlama var. Da biramın büyük annem diyoruz. Benim büyük annem. Eğer ben burada isim kullansaydım örneğin da biramın ismi Navi da biramın biraz be bila Fatih be. Yani bir isim kullanacaksam ben eğer büyük annemin ismini kullanacaksam artık orada büküm halini kullanmama gerek yok. Zaten bunu öğrendik geçişsiz fiillerde. Çünkü özne hep yalın kalıyor. Esçüm Serdanavi. Ben onu ziyarete gittim. Serdan şey demek böyle. Aynen ziyaret gibi çevirebiliriz. Onun ziyaretine gittim. Gitmek fiili, geçişsiz bir fiil. Neyi gittim, kimi gittim cevap yok. Ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden yine geçişsiz. Özne, yalın, fiil özneye göre çekimlenmiş. Hevi dıkım kunne hoşçaka grande. Pardon arkadaşlar. Umuyorum ki ağır bir hastalık değildir. Yani aynen ağır bir hastalık değildir. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim biraz alakasız konuyla. Burada ne hoşı gibi görüyoruz. Şimdi önceden bunu bazen yorumlarda da soru olarak soruyorsunuz. Ben hepsini aslında i ile yazıyorum. Önceden y'nin önündeki i'yi biz ı formunda yazıyorduk. Yani bu bizim i'miz ya. Çünkü işte şey deniliyordu. Çünkü o y'den dolayı bir yarım i sesi zaten çıkıyor. Bir daha i yazmamıza gerek yok falan deniliyordu. Ama sonradan bu kural değişti. Son 3 senedir, 2-3 senedir hatta değişmeye başladı. Şimdi biraz daha oturdu. Artık i'yi i olarak yazıyoruz. Çünkü diyoruz ki kökün asla değişmemesi gerekiyor. Bu kuraldan dolayı bazen kelimelerin kökü değişiyordu. O yüzden değişti bu kural. Hala böyle yazan var. Şimdi iyi gibi yazan var. Ben çoğunlukla iyi gibi yazıyorum. Tercihi de size bırakıyorum. Kitaplar yanlış diyor ama onu söyleyeyim. Ben demiyorum ama ben de iyi gibi yazıyorum artık. Bu da kitabın eski çapı olduğu için. Türkiye'de çap deniliyordur umarım. Jiber çapak evne, jiber bir şey heji ve ıder bastı ben. Naha çavaya şimdi nasıl? Naha baştıra şimdi daha iyi. Bakın buradaki her şeyi biz gördük. Baştır daha iyi. Yani eğer eksikleriniz varsa mutlaka birinci kura bakın. Bir de arkadaşlar birinci kurda 29 tane konu verdik biz. Aslında birinci kur konusu o kadar fazla değildi. Ama hem işte o Covid dönemi herkes evdeydi çıkamıyoruz dışarı. Sizin de çok iyi faydalanmanızı istedik. O yüzden aslında ikinci kur konularının çoğunu da orada vermiş olduk. O yüzden güzel konular var. Eğer böyle kafanıza koyduysanız, çalışmak istiyorsanız teker teker başlayarak gidebilirsiniz. Sıralaması güzel. Hepsi birbiriyle alakalı ve hepsi birbirinin üstüne eklenerek devam ediyor. O yüzden mesela bir derste gördüğünüz bir kelimeyi işte 2 ders sonra da görebiliyorsunuz ya da bir kalıbı. O yüzden eksikleriniz varsa öyle işte baştır daha iyi. Yani bu tür şeyler varsa dönebilirsiniz o derslere. Derbasibe geçmiş olsun. Spastım ve doçıkır. Teşekkür ederim. Sen dün ne yaptın? Burada ne görüyoruz? Sen ne yaptın? Şimdi bu bir diğer dersimizin konusu ama yapmak fiili, neyi yapmak, kim yapmak geçişti. Böyle söyleyip kapatmış olalım şimdilik bu konuyu. Tu beştar civine bu sen toplantıya katıldın mı? Beştar bun katılmak, bununla oluşan bir birleşik fiil. O yüzden ne yaptım? Öznemi yalın halde kullandım ve fiilimi de özneye göre çekimledim. Beli, evet.
Çava derbas bu. Nasıl geçti? Yine derbas bun geçmek fiili. Bununla oluşan fiiller hepsi geçişsiz. Çava derbas bu direkt kullanıyorum. Eğer ben burada şey deseydim, yani toplantı nasıl geçti deseydim, civin çava derbas. Yani civini yalın halde bırakacaktım değil mi? Artık bütünlü halini kullanmayacaktım. Bu kuraldan dolayı yani olmak fiiliyle oluşan her şey geçişsiz. Geçişsiz de özne yalın kalıyor. Özne yalın kalıyor ve özneye göre çekimleniyor. Geleki baş bu. Çok iyiydi. Yine baş bun iyi olmak. İyiydi diyorum. Bun ile oluştuğu için geçişsiz kabul ediliyor. Yine civin baş bu. Bu şekilde oluyor. Bir de işte geleki baş bu çok iyiydi. Zav baş bu çok iyiydi. Pır baş bu çok iyiydi. Böyle bunların hepsi çok demek oluyor. Kullanmak da size kalmış hangisini kullanmak isterseniz. Jibilite senin dışında senden başka hemu heval hatın. Tüm arkadaşlar geldi. Çoğul olduğu için çoğul olarak çekilmemiş hatın fiili. Jibilite senin dışında burada jibili bir daha çek gördüğümüz için hatta jibilite senin dışında böyle bir tamlama da olduğu için bütünlü hali kullanıldı. Bunu da bir şeyde görmüştük. Kahanek dersimizde görmüştük. Yani bağlaç dersimizde görmüştük bu bağlacı. Bunu da söylemiş olayım. Veli hevalna hajem derbasi hindari ekibibin. Disavak hergab peşi ez beşim un jinek bir fikrin u em hevdure libers ve binerin. Tudona bir çıma bimere hatın neyni şanoye. Diyor ki sen dün değil ondan önceki gün bu bir işte o 2 gün öncesi anlamını veriyor. Yani dün değil ondan önceki günün anlamını veriyor. Bimere bizimle. Neden bizimle tiyatroya gelmedin? Emeçi bakın. Hatın heye, ın heye, ın çüteni destemede hatma. Ez bejim hat jbotuye mi bilçinin hati şanoye tiyatroya geldin. Emin neyini bakın. Neyini demetçi dıkır. Tenime ne dani peşyavi. Nahame çava beçin. Bümere ne hati şanoye. Karete kengi kadim. Dvırda ne heye ne çu, ev iye ne iye bala xobidin, tenin ne çu kadima. Ez bejim karete kenge, şa bejim egot zekerin ceviye ev yani du form hene her duşi raste. Kadi anşe kadiya, her duşi rastın. Ma bıtara nokta nokta heye, peyvin neyini, heval nomeçi got, ne heye ne çu peyvi mavek kok, eze forma neyini bıkım ne deyin ne bin peşavi ne peyvi. Bu evi ji kartafa kesane tüneye ne hozi rast usadık bejim ne peyvi. Arkadaşlar işte bu istisna olan fiillerden birini görüyoruz. Peyvin konuşmak. Ne var sonunda ne gitti? Peyvi kaldı elimde. Olumsuz yapacağım ne peyvi oldu. Üçüncü kişiye göre çekilmeyeceğim dedim ki üçüncü kişi ki yok geçmiş zaman için. Bir şey getirmiyorum ne peyvi. Ev bıtara ne peyvi. O seninle neden konuşmadı dedik. Ama burada konuşmak fiilini görüyoruz. Aslında konuşmak geçişli bir fiil. Çünkü neyi konuşmak, kimi konuşmak bunların cevabı var. Ama inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. O yüzden öznemiz yalın halde, sade halde kullanılıyor burada. Ez lisensure ji dayık bun. Lekera ji dayık bun. Lekera ke heve dudaniyem dibinin. Tede bun heyel, bu üç bersivame hesane bun hebe ne gergöz. İşte kırda harumaye, ligori kırda verek çandın. Ligori ezeji ne heyemin ne avet. Ez lisensure ji dayık bun. Ji dayık bun doğmak arkadaşlar. Doğmak. Bun var o yüzden geçişsiz. Ez'e göre çekimleyeceğim yani özneme göre çekimleyeceğim. İşte özlem sade yalın halde kalıyor. Ne yapıyorum? Ne var fiilinde neyi atıyorum. O yüzden ez'e göre de çekimlersem me getiriyorum ez için olan şeklini. İşte dayık bun. Ben Semtur'da Adıyaman'da doğdum. Oldu. Parna perar. Yine bir per görüyoruz burada. Bu da arkadaşlar parna perar bir kalıp geçen sene değil ondan önceki sene. Yani yine o bir önceki anlamını verdi. Emdi batlane de biz tatilde, batlane tatil demek. Lekera çuneheye ezigori emi bıkşinim. Naho em çun vane biz tatilde Van'a gittik. Arkadaşlar
şimdiki zaman, geçmiş zaman kökü sadece çu. Ya çok fazla şimdiki zaman kökü diyorum çünkü hep ağız alışkanlığı ya, onu bir sürede kullandık. O yüzden kusura bakmayın. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Geçmiş zaman kökü sadece çu, ne var ne attık. Em'e göre çekimledik. Em için olan kişi şeklini getirdim. Neyi getirdim? Em için gittik oldu. U, A ve disazya ligori emi bükşini ketin ın heye ın çu ket madde sisteminde ligori emi em ketin abi. Ez irozu jikar derketin, ez çi derketin bersirtine anca hamula aşemi dertkeve jiberveji neger güheze jiberveji gori ezi verek şandın in heye in çu cevideci ligori ezi kartafa kesane hat derketin. Ev saat dışı şande gaçtın hefpeyvine. Gıhaştın, ez çi gaçtın tüneye, anja hamulacimin digişe, hamulacimin digişe, jiberveji neger güheze ligori evi verek şandın heke yekşimar be yekşimar, pırışımar be pırışımar, ez çabejim inçu kokma destemede ev gıhaştın. Bakın got diyare ku pırışımare. Beli hevalin heja دوانامه بداوی بو حفلادن وقت مگود امی ایدیش بوله کرین گرگوهز امی لدمابوریا ساده anci لدمابوریا دیدی بنیرن هر دو فرم چراسن دمابوریا ساده دمابوریا دیدی hemen میچاره کو ام ایرو هیم بون هیوی دکمش باوشی سودوار بو ya brasti tişteki onha şber bakın tune vak ne vak mugod yani ne vakle demanha demafreh demabehe yani sene ın hebe ın diçe ne hebe ne diçe işte kırda harudum yine gori kırda tek çandım sene ev rege senet burada lütfen bilirim arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Güzel bir dersti, çok önemli bir konuydu. Ben de bu materyali hazırlarken böyle sizin işinizi kolaylaştırmaya çalıştım o kurallarla. Umarım anlayabilmişsinizdir, faydalı olmuştur sizin için. Unutmuyoruz. Ne var arkadaşlar? Sade geçmiş zamanda, yani görülen geçmiş zamanda sanırım böyle çevriliyor. ın varsa ın gidiyor, ne varsa ne gidiyor kökünde. Bunu öğrendik. Öznemiz yalın halde kullanılıyor. Özneye göre çekimleniyor. Bunu öğrendik. Bir de üçüncü tekil kişi için herhangi bir ek olmadığını öğrendik. Yani kişi ekinin kullanılmadığını öğrendik. Bu kadardı bugünkü dersimizin konusu. Diğer derste geçişli fiiller için geçmiş zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Yardım xeratın ferqa kurdi. İro emek dema borya sade, ancij dema borya dedeyi berdevam bikin. Livve cari emel ser lekerin gergühez bisekin. Duane bori de jbo lekerin ne gergühez dema bori çava çedbe, emhin bubun. Nahaciş heke leker gergühez be çava çedbe, emehin livve bibin. Arkadaşlar 8. dersimize hoş geldiniz. Yine basit geçmiş zamandan devam edeceğiz. Ya da görülen geçmiş zaman ya da dili geçmiş zaman her ne diyorsanız. Ancak bu 8. dersimizde artık Türkçeden ayrılan kısmını göreceğiz. Türkçeden farklı kısmını göreceğiz geçmiş zaman için. Çünkü bu dersimizde eğer fiil geçişli ise geçmiş zaman cümlesi nasıl kurulur? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Diğer derste ne dedik? İşte geçişli değil ise yani nesne almıyorsa ne oluyordu? Özne hep yalın halde kullanılıyordu ve biz fiili özneye göre çekimliyorduk. Fiil kökünü bulmak çok kolaydı. Bunların hepsini öğrenmiştik. Şimdi bu dersin ayrıntılarına geçelim. دیسان متنك هي ام بهدوره بخوينن مرحبا هواليزنار هيوي دكم روشات باشه ببوره من ناميات درنگ برسوان من دست بكاركي نوكر لو ما من درفت نديت كوش ضرب نويسم تد ناميا خودا قوتيه از نخوش كتم لخوم قاتبه هكا بيوستيه كتهبه من هايدار بكه رجال سلاوان بريتان بلا بالاوش بكشنه دورده من هي تهيه انگو جنابكن طوان بهنه جنابكن خروتونه تبشي هفوكن dema borine le cinafke menexerune tavandine. Arkadaşlar şimdi burada bazı geçmiş zaman cümleleri geçiyor. Bunların hep birlikte tek tek analizini yapalım. Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey kullanılan zamirlerin bükümlü zamir olması. Şimdi o cümleler burada ayrıntısıyla yazıyor. Tek tek analiz edelim.
Min nameyata bersivand. Ben mektubunu cevapladım. Bakın tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama ez yok, onun yerine min var. Ya da min dest bikare kir. Ben bir işe başladım. Yine tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama bükümlü zamir var. Min derfet nedit. Derfet diyetin böyle fırsat bulmadım. Böyle çevirince böyle düşünebilirsiniz. Ben fırsat bulmadım ya da ted namea hodegot. Ez ne hoş geldin. Ted namea hodegot. Sen mektubunda söyledin. Arkadaşlar burada dikkatimizi çekmesi gereken şey buradaki fiillerin hepsinin nesne alması. Şurada kırmızıyla belirttiklerimin hepsi nesne. Örneğin min nameyate bersivand dediğimde ben mektubunu cevapladım. Ben neyi cevapladım? Mektubunu. Bakın neyi sorusunun cevabı nesne olarak karşında. Ya da min dest bikare kir. Ben bir işe başladım. Ben neye başladım? İşe arkadaşlar. Min derfet nedid? Ben fırsat bulmadım. Ben neyi bulmadım? Ben fırsat bulmadım. Ya da ted namea hodegot. Sen mektubunda söyledin. Neyi söyledin? Ez ne hoş geldin. Hasta olduğunu söyledin. Bunların hepsi bize neyi cevabını veriyor? Neyi sorusunun cevabını veriyor? O yüzden bu fiillerin hepsi geçişli. Yani şunu diyebiliriz. Eğer fiilimiz geçişliyse kullanılan zamirler bükümlü zamir olmalı ya da özne de büküme uğramalı. Şu cümleye bakalım. Ezne hoş getim. Ezne hoş getim, ben hasta düştüm. Tam karşılığı bu. Yine ketin fiilinin geçen derste geçişsiz bir fiil olduğunu görmüştük. Çünkü ketin böyle girmek, düşmek anlamlarını veriyordu ve bir fiil böyle bütün vücudumuzu etkiliyorsa geçişsizdi, değil mi? Ya da neyi düştüm? Cevabı yok. Bu yüzden geçişsiz. Eğer geçişsiz ise tıpkı buradaki gibi özne yalın halde, eğer geçişli ise tıpkı buradakiler gibi özne bükümlü halde olur arkadaşlar. Dediğim gibi Türkçe'de tek bir karşılığı var. Ben yaptım, ben ettim, ben geldim, ben gittim. Ama Türkçe'de durum bu yönden değişiyor. Burada bazı cümleler var. Şimdi bu cümlelere de tek tek bakalım. Hevalamıcı Ahmet Ehad. Arkadaşım Ahmet'ten geldi. Arkadaşlar neyi geldi? Cevap yok. Kimi geldi? Cevap yok. O yüzden öznenin bükümlü halde olması gerekiyor. Eğer ben burada isim kullansaydım mesela ev Ahmet Ehad diyecektim. Yani ev sade halde, yalın halde olacaktı. Min ev peçvazikir. Ben onu karşıladım. Ben neyi karşıladım, kimi karşıladım? Cevap var. Onu karşıladım. O yüzden bükümlü halde. Em cumali derk ettim. Biz evden çıktık. Biz neyi çıktık, kimi çıktık? Cevap yok. Ya da bütün vücudumuz çıkıyor. O yüzden geçişsiz. O yüzden yalın halde. Em tun Taksim'e, biz Taksim'e gittik. Yine hem bütün vücudumuz Taksim'e gidiyor, etkileniyor. Hem de neyi gittik sorusunun cevabı yok. O yüzden özne yalın halde. Em hatta Karaköy'e meşyan. Biz Karaköy'e kadar yürüdük. Hem bütün vücudumuz yürüyor. Hem neyi yürüdük cevabı yok. Hem de demiştik ki inle biten fiillerin çoğu zaten geçişsiz kabul ediliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı yine yalın halde öznemiz. Melhur masihar. Biz orada balık yedik. Neyi yedik? Balığı yedik. Bir cevap var ya da huarın fiilinin burada geçişli olduğunu anlıyoruz ve o yüzden öznemiz büküme uğramış. Merrojeke hoştar bastır. Biz güzel bir gün geçirdik. Biz neyi geçirdik? Güzel bir günü geçirdik. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Vecmıratıştek negot. O bana bir şey söylemedi. Neyi söylemedi? Bir şeyi söylemedi. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Bakın bükümlü zamir kullandım. Es hatta şevake kabitim. Ben sabaha kadar çalıştım. Arkadaşlar aslında neyi çalıştım? Belki bunun cevabı vardır. Matematiği çalıştım, dersi çalıştım. Ancak inle biten fiillerin istisnası olduğunu söylemiştik geçen dersimizde. O yüzden yine geçişsiz kabul ediyor ve yalın halde öznemiz. Vicdikane kolaya zerkri. Vicdikane kolaya zerkri. Viçi kri, o neyi aldı? Kolaya zer. Cevabı var değil mi? O yüzden burada yine ne görüyoruz? Evin vi'ye dönüştüğünü, yani bükümlü halde kullanıldığını görüyoruz. Veci huarine haznekir. O yemeği sevmedi. O neyi sevmedi? Yemeği sevmedi. Cevap var. O yüzden bükümlü bir zamir görüyoruz. Peki eğer zamir değil de isim olursa ne olacak? Zelal huarine haznekir. Yine neyi sevmedi? Yemeği. Cevabımız bize gösteriyor ki bu bir bu bir geçişli fiil. O yüzden eğer isim kullanacaksam da bükümlü halini kullanacağım. Zelal kadın olduğu için kadın büküm ekiyle bu ismi büküme uğrattım. Sterkli Batmani mazın bu. Mazın bun büyümek. Sterk Batman'da büyüdü. Ne demiştik?
bununla olan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden stay burada yalın halde. Eğer bu geçişli bir fiil olsaydı stay diyecektik örneğin. Min name ekşen, ben bir mektup gönderdim. Neyi gönderdim? Bir mektup gönderdim. Bunun cevabı var. O yüzden hükümlü halde. Yani mantık bu. Eğer geçişsiz ise yalın halde öznem, eğer geçişli ise hükümlü halde. Zaten bükümü nasıl yapıyorduk? İşte büküm zamirlerimiz vardı, ismi bükümlü hale getirebiliyorduk. Hep aynı mantık devam ediyor burada. Bir de arkadaşlar şimdi biz geçen dersimizde bir fiilin nasıl geçişsiz olduğunu bazı kurallarla öğrendik değil mi? İşte o bütün vücudumuzu etkiliyorsa ya da inle bitiyorsa ya da içinde bum varsa ya da neyi kimi soruların cevabı yoksa o zaman hep geçişsiz oluyordu. Şimdi bununla ilgili bazı ipuçlarını bu sefer geçişli fiiller için verelim ki işimiz kolaylaşsın. Öncelikle bir bakalım gergöziye tespit kırna lekeran. Fiilleri biz nasıl tespit edeceğiz? Buna bakacağız. Bresel heye, ango bersvatçiye heye. Nesne vardır yani ne sorusunun cevabı vardır. Türkçe'de de hani öğrenirken öyle öğreniyorduk yani neyi kimi soruların cevabı varsa geçişlidir. Örneğin min xwar, min çi xwar, sev nan xwarın u her vekidin bersifeye. Ben yedim. Ben neyi yedim aslında? İşte elma yedim, ekmek yedim, yemek yedim. Yani cevap var. O yüzden eğer cevap varsa, eğer nesne olmasa bile ben fiilim geçişli olduğu için özneyi büküme uğratmak zorundayım. Lekerin kubkrin eçedibin gergöhezin. Kırın yani yapmak, etmek fiiliyle oluşan birleşik fiiller geçişli kabul ediyor. Peki aklınıza getirin. Geçişsiz olması için ne olması gerekiyordu? Bunun yerine ne demiştik geçen dersimizde? Eğer bir fiil yani olmak fiiliyle oluşuyorsa geçişsiz, onun buradaki karşılığı eğer yapmak, etmek fiiliyle oluşuyorsa geçişli kabul edilir. Yani kırın ile ilgili bütün birleşik fiiller, içinde kırın geçen bütün fiiller geçişlidir arkadaşlar. Huemaz'ın kır, o büyüttü. Aslında o neyi büyüttü? Örneğin o kızını büyüttü, o bir köpek büyüttü, o olayı büyüttü, bir sürü şey olabilir. Yani cevap var. Bir şeyi yapmak, bir şeyi etmek. O yüzden kırınla olduğu için bu geçişli. O yüzden öznemiz büküme uğramış. Tegermkir. Sen ısıttın. Sen neyi ısıttın? Yemeği ısıttın, suyu ısıttın, çorbayı ısıttın. Yine cevap var. Bakın burada özellikle nesne yazmama gerek yok. De av germkir dememe gerek yok örneğin. Nesne olmasa bile neyi ve kimi sorana cevap verebildiğim için bu bir geçişli fiildir. O yüzden de öznem büküme uğramış. Lekerin kurbandori perçek ile açedikin gergöhezin. Sersedi notraste. Şimdi biz geçen dersimizde demiştik ki eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa tabii ki bu %100 olan bir kural değil. Bazı istisnalar var ama bütün vücudumuza etki ediyorsa geçişsizdir. Örneğin mirin ölmek fiili bütün vücudumuz ölüyor. Geçişsiz. O yüzden işte ezmirim diyoruz. Ama eğer bir fiil ya da bir olay sadece bizim vücudumuzun bir parçasıyla oluşuyorsa geçişlidir arkadaşlar. Örneklere bakalım. Huar'ın yemek fiili sadece ağızla oluyor. Ya da neyi yedim cevap oluyor. Got'un söylemek sadece ağızla oluyor. Ya da neyi söyledim bunun cevabı var. Bihistin duymak sadece kulakla oluyor. Ya da neyi duydum cevabı var. Avet'in atmak elle ya da ayakla oluyor. Ya da neyi attım cevabı var. Dit'in görmek sadece gözle oluyor. Ya da neyi gördüm bunun cevabı var. Yani vücudumuzun bir parçasını kullandığımız fiillerde eğer yani o fiil vücudumuzun bir parçasına etki ediyorsa o zaman o geçişlidir. Bu da güzel bir ipucu ama dediğim gibi %90 yani tabii ki istisnalar olabilir. Devam edelim. Franya lekerin kubu andın edi kadın gergühezin. Andın ile biten fiillerin çoğu geçişlidir arkadaşlar. Bunun peki diğer dersteki karşılığı neydi? Eğer bir fiil in ile bitiyorsa geçişsizdi. Eğer andınla bitiyorsa da geçişlidir. Bu biz inle biten fiiller, andınla biten fiiller bu birinci kurda sanırım şimdiki zamandaydı. Bu fiiller üzerine bir ders yapmıştık. Orada aslında biraz ipucusunu vermiştik. Hani birinde inle bitiyorsa kendi kendine olma anlamı var. Andınla bitiyorsa yaptırmak anlamı var. O yüzden nesne oluşuyor demiştik. Geçişli oluyor demiştik. Bakalım örneklere. Gerandın gezdirmek. Bakın gerandın birini gezdirmek. Gerin gezmek de değil mi? Kendi kendine gezersin ama gerandın gezdirmek, birini gezdirmek, bir şeyi gezdirmek. Zaten o biri bir şey dediğim şey benim nesnem oluyor. Yani zaten fiil geçişli oluyor. Frandın uçurmak, şandın göndermek,
Bezandın koşturmak. Örneğin bezin koşmaktı. O yüzden ez bezim ya da ez beziyam diyorduk inle bittiği için. Ama artık bezandın koşturmak oluyor. Min bezant demem gerekiyor. Min hesfafa bezant. Örneğin. Kelin kaynamaktı. Av keli ya da av keliya. Bakın hiçbir büküm yok. Çünkü inle bitiyor. Ama kelandın kaynatmak oluyor artık. Min av keland. Artık orada min demem gerekiyor. Kalandın kızartmak. Kalin kızarmak. Kalandın kızartmak. Yine bir şey kızartırsınız değil mi? Bir yemeği, her eti. O yüzden cevap oluyor ya da andınla bitiyor. Diğer karşılığı. O yüzden fiilimiz geçişli arkadaşlar. Şimdi yine bu listeyi bence yazın bir yere. Tıpkı diğer dersin negergöhezi kısmında olduğu gibi kendiniz o karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Yani orada negergöhez olması için tüm şartlar aslında burada gergöhez olması için de var. Peki eğer fiilimiz gergöhez yani geçişliyse biz hangi sıralamayı takip edeceğiz? Heke leker gergöhez geçişli transitif ve leker breseri digre. Minak min ev got. Diyor ki eğer bir fiil geçişli ise fiil nesne alır. Dediğim gibi nesne cümlede yer almıyorsa bile gizli nesne olarak var. Örneğin min got dersem ben söyledim. Ama aslında bunun karşılığı ne? Ben onu söyledim örneğin. Ya da ben bir şeyi söyledim. Ama bir şey var orada değil mi? Özellikle belirtmeme gerek yok. Anlıyoruz ki nesne alıyor. Nesne alabiliyorsa geçişlidir. Arkadaşlar bu sıralamayı takip ederseniz hiçbir yanlış yapmayacaksınız. Sonra tespit ettik geçişli. Yapacağımız diğer bir şey özneyi büküme uğratmak. Eğer zamir ise bükümlü zamirleri kullanacağız. Min, de, we, we, me, ve, one gibi. Eğer isim ise özneyi büküme uğratacağız. Örneğin Zozan bir isim. Peki bunun bükümlü hali nasıl oluyor? Zozani. Mırat, mıradi. Zarok eğer çoğul yapacaksam, çoğul halde büküme uğrayacaksam zarokan. Diğer yapacağımız şey, şimdi anladık. Özneyi büküme uğratıyoruz. Diğer yapacağımız şey ise arkadaşlar nesneyi sade bırakmak. Yani büküm eklerini kullanmamak. Jiberku breser harudimine ve min sefar. Ben elmayı yedim. Arkadaşlar şimdi bizim çok yaptığımız bir yanlış. Min sevan har diyoruz örneğin. Ben elmaları yedim. Ama bu yanlış. İki tane bükümü yan yana getiremeyiz. Eğer ben bunu min yapıyorsam ki harın fiili, yemek fiili geçişli bir fiil yapmak zorundayım. O zaman benim nesnemi yani sev kelimesini yalın halde bırakmam gerekiyor. Şimdi devam edelim. Çok önemli bir kural. Leker ligori breseri tekşandın. Ango kartafen kesane ligori kırdeyi naim bıkaranim. Diyor ki fiilimiz nesneye göre çekimlenir. Özneye göre değil arkadaşlar. Yani kişi ekleri, özneye göre olan kişi ekleri kullanılmaz. Bu çok çok önemli bir kural. Çünkü işte tam da bu noktada Türkçeden ayrılıyor. Bunu nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? Örneğin şöyle diyebiliriz. Ben seni gördüm. Aslında orada bene göre çekimliyoruz değil mi? Özneye göre çekimliyoruz. Ama görmek geçişli olduğu için bunun Kürtçe karşılığı biraz saçma gelecek ama ben seni gördün. Yani sene göre çekimliyorum orada. Yani nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Bu kural çok önemli. Şimdi örneklerimize bakalım. Min sev huar. Benim buradan anlayacağım şey birincisi huarın yemek fiili. Geçişli bir fiil çünkü neyi yedim cevap var. Ya da vücudumun bir parçasıyla yani ağzımla yapıyorum. O yüzden geçişli ve direkt ezmina dönüştü. Eğer ben burada sev huar dersem yediğim elmanın bir tane olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Peki bunu eğer birden fazla elma yediysem, iki elma yediysem min du sev artık çoğul eki getirmem lazım. Huarın demem lazım. Min du sev huarın. Bakın min du sevan huarın yanlış. Çünkü ben buraya büküm eki getiremem. Çünkü nesne sade kalır. Sadece özne büküme uğrar. Orada nesnenin çoğul olduğunu ben nereden anlıyorum? Fiilimdeki ekten anlıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Peşil ile kerebinere gergözan ne gergöze. Arkadaşlar geçmiş zaman cümlesi kuracaksak yapacağımız ilk şey fiile bakmak olmalı. Fiil geçişli mi, geçişsiz mi? Şimdi şurada geçen dersin küçük bir özeti var. Eğer fiil geçişsiz ise hekende gergöhezbe kırda harudumine ve estu evsa berdevamdaki öznemiz
yalın kalıyor. Leker ligorik kırdeye tekşandın. Fiilimizde özneye göre çekimleniyor. Ama eğer fiil geçişli ise, arkadaşlar bu sıralama çok önemli. Gerçekten kendi öğrencilerimizde de görüyoruz. Böyle bu sıralamayla gidince yanlış minimuma iniyor. Bir, yapmanız gereken özne büküme uğrar, gırda ditave. İki, yapmanız gereken bresel harudumine, nesne yalın halde kalır, ek almaz, büküm eklerini asla almaz. Ya seyemci lekel ligori breseli tekşandın, fiil nesneye göre çekimlenir. Zvirminakake kam hevrabinirin ez, gevok, ditin. Ben, güvercin görmek. Şimdi biz bundan geçmiş zaman cümlesi yapacağız arkadaşlar. Önce bir bakalım. Ditin, görmek. Geçişli mi, geçişsiz mi? Neyi gördüm? Güvercini zaten nesnem önümde duruyor. Bir şeyi görürüm. Ya da ditin, görmek gözle yapılıyor. Vücudun bir parçasıyla yapılıyor. O yüzden bir, ne diyorum arkadaşlar? Fiilim geçişli. Ditin gergöze. Peki, ditin gergöhez. Fiilim geçişliyse yapmam gerekenler neler? Kırde dıtave. O yüzden ez neye dönüşecek arkadaşlar? Bunu artık büküme uğratacağım. Ez min olur arkadaşlar. Artık min kullanmam gerekiyor yerine. Bresel harudimine kevok, yani güvercin sade halde kalacak. Hiçbir yer gelmeyecek. Bresel kevok, yani bresel amcı şuhaye. Leker ligori breseli tekşanlı. Şimdi de fiilimi nesneye göre çekimlemek kaldı. Ben burada tekillik çoğulluk belirtmedim. Eğer ben desem ki min kevok dit, ben güvercini gördüm. Eğer ben desem ki min kevok ditin, ben güvercinleri gördüm olacak. Yani tamamen ben burada fiile gelen ekten anlıyorum nesnemin tekil ya da çoğul olduğunu. Asla özneye göre değil, nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Şuradaki, şu ditin'daki ından da anlıyorum ki kevok orada pırıcım var, yani çoğul. Min kevok dit, ben güvercini gördüm tekil. Min kevok ditin, ben güvercinleri gördüm çoğul. Şimdi arkadaşlar dedik ki geçişli fiiller her zaman nesneye göre çekimleniyor. O yüzden burada öznemizin hangi kişi olması önemli değil. Her zaman zaten biz nesneye göre çekilmiyoruz. Yani tamam, kırda dıtave özne büküme uğruyor. Örneğin min kullanabiliriz, te kullanabiliriz, ve kullanabiliriz. Ya da eğer isim kullanacaksak zilan diyeceksek zilani demeliyiz. We diyebiliriz ya da barani eğer isim kullanacaksak. Me diyebiliriz, ve diyebiliriz, one diyebiliriz. Yine üçüncü çoğul kişi için isim kullanacaksak, örneğin misafir edeceksek meyvannan deriz. Bunlara bağlı olmaksızın nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Burada nesnemiz sevek, bir elma ya da du sev ya da sadece sev de diyebilirsiniz. O da fark etmiyor yani. Bir huarın gergühezi, zaten yemek geçişli. Çekimleyelim huarını seve göre. Eğer bunların hepsi ve sevekse huar, tekil. Zaten olumsuzun neyle olduğunu söylemiştik bütün geçmiş zamanda. Münte, ve, vi, me, ve, wan, sevek, huar, an için ne huar? Yedik ya da yemedik. Yine aynı zamirler, heke du sevbe, huarın, an için ne huarın? Evci, dravşa, pırcımaride tep karanin. Yani arkadaşlar tekrar söylediğimiz gibi bunlardan bağımsız olarak nesneye göre çekimliyoruz. Nesne çoğulsa çoğul, tekilse tekil eki geliyor, bu kadar. Şimdi o örneklere bir daha bakalım. Dersin başındaki örnekler burada. Burada nesneyi tespit etmeye çalışalım arkadaşlar. Bir de nesne yönünden bakalım. Bir de az önce bir sürü kural verdik ya, işte vücudun bir parçası falan. Hani hangi durumda geçişli oluyor. Hevalam came deha tatin, artık bunda duracak bir şey yok, geçişsiz. Mnev peçvazikir. Arkadaşlar peçvazikir'in, yani karşılamak fiili kırın ile oluşan bir birleşik fiil. O yüzden yine büküme uğraması gerekiyor. Ya da neyi karşıladın cevabı var. Ama ne dedik az önce? Kırın ile oluyorsa geçişlidir arkadaşlar. Heke kırın içe belekerek evleker gergüheze. Emcmal derketinin emkün taksimi, burada artık bir daha aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Ya da meşinin işte geçişsiz olduğunu söylemiştik. Ama melgur masik var. Biz orada balık yedik. Ya da balığı yedik. Aslında böyle çevirirsek daha doğru olur. Yemek arkadaşlar hem neyi sorusuna cevap veriyor, tamam, ama hem de ne dedik? Vücudun tek bir parçasıyla oluşuyorsa o şey. Örneğin huarın ağızla oluştuğu için yine geçişli arkadaşlar ve neyi sorusunun cevabı zaten masi, balık olarak önümde duruyor.
O yüzden büküme uğradı. Me rojeke hoş derbaskır. Yine bakın derbaskırın. Bu bir geçirmek. Güzel bir gün geçirdik. Yine kırın ile oluşan bileşik fiil. O yüzden büküme uğradı. Ya da neyi geçirdik? Zaten nesnem önümde duruyor. Güzel bir gün. Bir de arkadaşlar bakın burada me çoğul olmasına rağmen me rojeke hoş derbaskırın demiyorum asla. Çünkü rojeke hoş güzel bir gün. O yüzden güzel bir gün yani tekil. O yüzden tekil halde kalıyor. Asla me'ye göre değil, nesneye göre çekimliyorum. Vecimin ratıştek ne god? Şimdi god'un söylemek ne dedik? Eğer ağzın, yani vücudun bir parçasıyla oluşuyorsa, örneğin god'un ağızla oluşuyor, geçişlidir. O yüzden yine büküme uğramış. Ez hatta şevake habbetim. Aynı şey arkadaşlar. İnle bitmiş. O yüzden geçişsiz ya da dedik zaten neyi cevabın olsa bile inden dolayı geçişsiz kabul ediliyor. Ve jidikane kolay zerkri. Arkadaşlar aslında burada bir istisna görüyoruz. Şimdi dedik ki inle bitenlerin hepsi, yani inle bitenlerin çoğu, aslında o zaman tam hepsi demedik, bazı istisnalar var dedik. Krin, satın almak bunlardan biri. İnle bitmesine rağmen zaten neyi aldım cevap da var. Ama hani bazılarında cevap olduğu halde inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor. Bu öyle bir fiil değil. Yani inle bitmesine rağmen geçişli artık. Neyi aldım? İşte sarı kolayı aldım. O yüzden ya da o sarı kolayı aldı. Bükümlü hale gelmiş. Ve şuarne haznekir. Haskırın arkadaşlar. Şı haskırın. Sevmek fiili kırın ile oluşan bir fiil olduğu için geçişlidir. O yüzden burada ve kullanılmış. Aynı şekilde isim olduğu için yine söylediğim gibi zelale olması gerekiyor. Burada bun ile oluşan bir fiil var. Az önce söylediğim gibi bun ile oluşanlar geçişsiz, kırın ile oluşanlar geçişli. Şandın, bakın minname ekşand aslında bu şandın fiili. Şandın andınla bittiği için ne dedik biz? Andınla biten fiiller geçişli kabul ediliyor. Yani bu diğer kurallara göre de değerlendirebilirsiniz. Umarım sizin de işinizi kolaylaştırır. Naci hindariye keye min ev hindari hinkera hasta duyan vardır. Önce dikaran hinkera jibinlerin naham pevraj şeklin. Kop peşi katakmi mümkün disa bersi ve en behevre bir bersinin. Min do خوشکن خواه و دیتن هیه. دیتن gergöheze. Em bıçak dibinin, yani parçakil açığa dibinin, o esçi dibinin bersifeye. Ciber vücü kırda tavuya ye. Ve hevano bala xo bidin breseri, خوشکن خواه. Breser çed vırde, kırıcımare. Megot emil gori breseri bikçinin, ciber ku breser çed kırıcımare. Ez qaytafa kırıcımariye lezede bikim. Ez beyçim ditin. Arkadaşlar ben dün kız kardeşlerimi gördüm. Şimdi görmek geçişli. Çünkü hem vücudumuzun bir parçasıyla görüyoruz hem de neyi görmek, kimi görmek cevap var. O yüzden özlem büküme uğramış. Ama kız kardeşlerimi, burada benim nesnem çoğul arkadaşlar. Çoğul olduğu için de ben fiil köküm dit burada ını attık. Bunları geçen derste yaptık zaten. Hani ın varsa ın gidiyordu, ne varsa ne gidiyordu. Attık dit kaldı kök. Ama çoğul olduğu için artık çoğulluk ekine getirmem gerekiyor. Ditin. Ditin arkadaşlar. Bunu da okurken ditin cevabı. Ez bimizginere kabınerin meşin gergöze ne gergöze. Be iğne kadiyaye. Anji hamul açemedi meşe. Anji çi meşin bersif tüneye. Ciber veci kırdı harumaye. Ez çi becim ez gori kırdeyi bikşinimedi. Bimizginere du form hebu. Meşim anji meşiyam. Her duçi rast. Meşim anji meşiyam. Arkadaşlar inle biten bir fiil ya da bütün vücudumuz yürüyor. Ben dün mizginle yürüdüm diyeceğiz. Bütün vücudumuz yürüyor. Ya da neyi yürüdüm cevap yok. O yüzden geçişsiz. Geçişsizse özne yalındı ve özne göre çekimliyorduk. Yani kişi ekini kullanıyorduk. Kişi ekini kullandım. Ez meşiyam. Vaneame saat dipencan de kadin heye. Kadin lekereke neger göze hevano. Şiberku bir iğne bıdavi buye. Arkadaşlar dersimiz 5'te bitti diyeceğim. Ama kadın fiili inle bittiği için geçişsiz. O yüzden vaneame artık özneye göre çekimlenecek. Özne burada vaneame dersimiz. Ders bir tane olduğu için kadi ya da kadiya. Yani herhangi bir çoğuluk eki gelmeyecek artık. Min doh evari rojname ne uxandın. Ez neyini bükümeydi.
Ben dün akşam gazete okumadım diyeceğim. Arkadaşlar burada şimdi Juan'ın okumak ya gözle okuruz ya ağızla okuruz ya da neyi okuruz cevabı var. Her türlü bu artık bir geçişli fiil. O yüzden özne büküme uğramış. Ben eğer yalnız şöyle bir şey var burada. Eğer benim kastettiğim tek bir tane gazete ise tekil olarak kullanacağım. Eğer kastettiğim birden fazla gazete ise çoğul ekini kullanacağım. Fiile ekleyeceğim. Fiilden anlıyorum artık arkadaşlar onun nesnenin tekil ya da çoğul olduğunu. Asla buraya rojnameyan demiyorum örneğin. O çoğul büküm ekini getirmiyorum. Yani dediğim gibi her ikisi doğru. Eğer nehuant de diyebilirsiniz, nehuandin de diyebilirsiniz. Eğer nesnemiz tekil ya da çoğulsa arkadaşlar. Zozanê dohgilên xwe û şûştin. Min çi şûşt bersiv hene ji xwe bersiv diyar e ber çavê min e cilên xwe. Ji ber wê jî gerguheze. Ji ber wê jî kirdê dibe bita we. Kirdeta wiya yê bûye zozanê. Heke bireser pırjimar be. Pırjimar, yekşimar be yekşimar. Kal bireserê binirin. Cilên xwe. Elbiselerini, kıyafetlerini yıkadı. Burada nesneye göre çekimliyorum. Geçişli olduğu için zaten şuradaki bükümden de anlıyoruz artık geçişli bir fiil. Nesneye göre çekimleyeceğim. Nesnem elbiselerine olduğu için, yani çoğul olduğu için şuştun. Mesela dinahan de şif u xwarın heye. Hevan xwarın gergöze eden vid zanen. Em bir devê xwe dixun, yani perçek ile aşağı xwe dixun. Anjî işte ez çi dixun bersif heye. Ji ber wî gergöze, ji ber wî kirdeta wiya ye. Ez ê li gorî bireserê bikişînime dî. Bireser şîve ne dusek şîvin. Tenê şîveke ji ber wî ez ê bêjim xwar. Kabinên bala xwe bidin. Ez li gorî meyê nakişînim. Ez li gorî bireserê dikişînim. Ev der pirjimar bêje ji ber ku biresera min yekşimar e, yekşimarma. Te name nivîsîn. Hevalno nivîsîn belê bi îne dixede lê ji ber ku ez çi nivîsim işte name ji xwe dîsa bersiv jî diyar e li ber çavê min e. Biresera min li ber çavê min e. Ji ber wî jî gerguheze. Ez ê li gorî bireserê bikişînim. Koka wî çi ye? Tenê ne heye ne çû nivîsîma. Ji ber ku yekşimar e. Te name nivîsî. Te name nivîsî. Ez wisa dipirsim. Arkadaşlar burada yazı yazmayı görüyoruz. İnle bitmesine rağmen aslında sen mektup yazdın mı diye soruyorum. Zaten neyi yazdın mı? Mektup cevabım karşımda. O yüzden nesnem var. Dediğim gibi bu inle bitenlerin işte bu da inle bitmesine rağmen yine de geçişli. Çünkü cevabı çok belli. Bir de arkadaşlar aslında bu yazı yazmak, bunun üstünde bazı tartışmalar var. Çünkü birçok kişi de şey gibi kullanıyor. Dename nevisan. Onu andım ile geçişli yapmaya çalışıyor. Dename nevisan. Bu formu da çok duyarsınız. Ama işte dediğim gibi zaten cevabım karşımda olduğu için, nesnem olduğu için bu bir geçişli fiil olarak ben kabul ediyorum. Size bırakıyorum. Her iki kullanımda kullanabilirsiniz. Delale, rohat ve xwendin. Ve xwendin arkadaşlar davet etmek. Davet etmek. Xwendinle oluşan bir türemiş fiil bu. Arkadaşlar davet etmek, birini davet etmek değil mi? O yüzden geçişli fiildir, cevabı var. Neyi davet etmek? İşte birini. Neyi ve kim soruların cevabı var. O yüzden öznem büküme uğramış, nesnem yalın halde kalmış ve nesneye göre çekimliyorum. Behwend. Yani sadece tekli olarak kullanıyorum. Mecbo taşte hekerun çekirin. Biz kahvaltı için yumurta yaptık. Şimdi kırın ile oluştuğu için arkadaşlar geçişli bir fiildir. Yapmak, etmek varsa, kırın varsa bir fiilin içinde o fiil geçişli fiildir. Öznem büküme uğramış. Şurada öznem büküme uğramış. Şimdi eğer kastettiğim tek bir yumurtaysa çekir. Eğer birden fazla yumurtaysa çekirin. Yani size kalmış. Hangisini kastetmek istediğinize kalmış. Ya dehemin ev hilkişin serdari. Hilkişin, onlar ağaca tırmandı diyeceğiz. Hem inle bitiyor, hem bütün vücut tırmanıyor. Bu yüzden geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden öznem yalın halde burada. Eğer ben burada özneye göre çekimleyeceğim, eğer kastettiğim kişi tekil ise hilkişi, eğer kastettiğim kişi onlar demek istiyorsam hilkişin diyeceğim artık. Tamamen yani öznenin tekil ya da çoğul olmasına göre.
Ez doh çun dibistane. Ediyem zan çun neger göze. Kırda harumaye. Jigor ez el gori ez bikşinim o neyniye. Ez ne çun dibistane. Em 10 sal beri hatin İstanbul'e. Ez içi bejim. Hatin neger göze çod vaneye boride em li seri zal sekinin. Nexwaz el gori kırdeyi bikşinim kırda haruye. Li gori emirci em hatin. Zelal ji ser darê û ketin. Şo ketin me got bû di dersa borî de neger göze ji ber wê kirde xerumaye, ji ber wê zêgorî kirdeyê bikişînim, nexwazê çawa bêçim ji ber ku yekçîma re ew ket. Me çi gotibû? Me gotibû qartafek kesasiyan tuneye. Ji bo ew ê hekê yekçîmar be qartafek tuneye. Min ji Zelalê hez kirin. Me çi got? Heke lêker bi kirinê çêbû be, ew lêker gerguheze, kirde tewiyaye, bi reser divê xerû be, min ji ber wê vêmînakî da, lê ji ber ku pişta çeke tewiyaye, lê yekçîma re zêgorî yekçîmariyê bikişînim, kir. Arkadaşlar burada bu örneği bilerek verdim. Ben Zelal'i sevdim. Bunu diyeceğiz. Şimdi sevmek kirin yani şu keseki has kirin. Kirin ile oluşan bir fiil olduğu için ya da birini sevmek cevap olduğu için bu bir geçişli fiil. O yüzden öznem büküme uğradı. Ancak arkadaşlar dedik ki özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır ve nesneye göre çekimlenir. Burada bakın Zelal'le nesnemi bükümlü halde görüyorum. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar j'dan sonra gelmesi. Yani eğer ne demiştik? Edattan sonra gelen isimler mutlaka büküme uğrar. O yüzden bu da büküme uğramış. Yani bundan dolayı, yoksa kural bozulmuyor şu anda. Gelê hevalên hêja em hatin dawiya waneya xwe ev waneyekî gelekî giring e ev waneya borî û waneya bê ev her sê bi hevdûre girêdayîne ji ber wê jî bişopînin li ser hevdû bişopînin em ê heftiya din jî aslında em ê derbasî micareke nû bibin micarekî gelek balkêşe lê bi vê micarê re jî tekildar e em ê bi hevdûre binêrin. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Şimdi az önce söylediklerimi bir daha tekrarlayayım. Geçen haftaki dersimiz, bu dersimiz ve haftaya işleyeceğimiz dersimiz birbiriyle çok alakalı. Üçü de birbirini takip ediyor. O yüzden bunları sırasıyla izlemeniz çok önemli eğer iyi öğrenmek istiyorsanız. Gelecek haftaki dersimizde sadece Kürtçe'ye özgü olan bir kuralı işleyeceğiz bunlarla alakalı. Hani böyle dedik ya nesneye göre çekimleniyor, özne yalın halde kalıyor. Şimdiye kadar hep nesne işte tekil mi çoğul mu bunun üstüne durduk ama nesne bir şeyse, bir zamirse nasıl yapacağız? O ben seni gördüğümdeki o seniyi nasıl söyleyeceğiz? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Bu kısım da özellikle bizim yani Kürtçe konuşanların, böyle ailesinden öğrenerek konuşanların biraz yanlış yaptığı bir konu. Hani genelde sonradan doğrusu öğreniliyor. Hep birlikte bunların üstüne duracağız. Siz de biraz araştırabilirsiniz dersten önce. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Duhate ve Ervanlo. Gelê hevalên hêja û xeratin pêrga Kurdî em hatin waneya nehemîn û îro miçara me di kurmancî de ergativî ye. Çoğun jî dizanin zimanê Kurdî û Tirkiş hev gelek cuda ne, aydê malbatên cuda ne, taybetmendiyên wan cuda ne. Lê bi min cudahiya herî mezin ev miçare ergativî ye. Em ê vêga bi kurahî lê binêrin di kurmancî de ergativî çawa çêdibin. Arkadaşlar 9. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Kürtçe'de ergatiflik kavramını işleyeceğiz. Şimdi ergatifliği şöyle açıklayabiliriz. Aslında birazcık görmüş olduk biz bu konuyu geçen dersimizde. Arkadaşlar ergatiflik fiilin özneye göre değil de nesneye göre çekimlendiği, nesnenin etkisi altında kaldığı durumdur. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eğer Türkçe ergatif bir dil olsaydı ben seni görüyorumu biz bene göre çekimliyoruz ya. Ben seni görüyorsun olacaktı örneğin. Sene göre çekimlenecekti. Yani bu şekilde oluyor. Nesneye göre çekimlendiği durum. Gelelim bunun Kürtçedeki yerine. Arkadaşlar biraz bilgi sahibi olalım konuştuğumuz dil hakkında. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yani sadece geçmiş zamanlarda ergatif var ve geçmiş zamanda fiilin geçişte olduğu durumda var. Şimdi tam bir önceki dersimizde geçişli fiiller için geçmiş zamanı öğrendik. Ve orada fiilin nesneye göre çekimlendiğini öğrendik. Örneğin
ben elma yiyorum ben elma yedim dediğimde orada elma teklisi işte tekil yapıyorduk. Çoğulsa çoğul yapıyorduk. Şimdi elma yerine başka nesneler olursa nasıl olacak? Biraz ayrıntısını ineceğiz bu dersin. Belempêşil li ser mînakan binêrin ka ergativî ji me re çi dibêje. Mînaka yekem min sêv xwar. Ez çi fehm dikim di vir de? Min sêv xwar. Ben elma yedim. Sadece tek bir elma var. Peki ben bunun tek bir elma olduğunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Çünkü bakın geçen dersimizde dedik ki işte xwarın geçişli bir fiil. Çünkü hem neyi yedim bunun cevabı var hem de vücudumuzun tek bir parçasıyla yapıyorduk. Bu da diğer ipucumuzdu. O yüzden geçişli ise özne büküm uğruyordu. Nesneye göre çekiliyorduk. Nesne tek ise herhangi bir ek yok. Burada ne anlıyorum? Elmanın tek bir elma olduğunu anlıyorum. Em dîsa werim min sêv xwarin. Ez ji vir çi fehm dikim hevalno? Dîsa bi heman şeklî lêker gelduheze, li gorî birêserê tê kişandin, kirde ditewe. Ez ji vê qartefa pirjimariyê fehm dikim ku min ji sêvekê zaftir sêv xwarin, ango hecmara sêvan pirjimare. Ji sêvekê zaftirin. Arkadaşlar aynı şekilde min sêv xwarin dediğimde yine elmaya göre çekimliyorum ama artık burada elmanın çoğul olduğunu anlıyorum. Şuradaki çoğulluk ekinde. Bir de arkadaşlar dikkatinizi çeksin. Min sêvan xwar değil. Çünkü iki tane bükümü yan yana kullanamayız. Birazdan ayrıntılı bu kuralları işleyeceğiz teker teker. Em werin ya dawî min du sêv xwarin. Dîsa qartefa pirjimariyê heye. Ji ber çi? Ji ber ku evan ji xwe diyar e. Du sêv yani ji sêvekî ji xwe zaftire. Yani burada jî bi tevayî dîsa pirjimare ji ber wî jî divan de her duyan de qartefa pirjimarî hatine. Em dikarin çi bêjin hevalno? Divan her sê hevokan de jî lêker li gorî sêvê, ango li gorî birêserê tê kişandin. Üçünün ortak yanında arkadaşlar fiilin nesneye göre yani elmaya göre çekimlenmesidir. Lê ergativî çi ye kam hinek dijî bi berfirehî lê binêrin. Rewşa lêkerê ya ku li gorî birêserê tê kişandine fiilin nesneye göre çekimlendiği durumdur. Bunu artık anladık. Şimdi Türkçe'ye değerlendirecek olursak belki kafanızda bir karşılaştırma yapmak istersiniz. Tilki zamaneki akuzatifi. Türkçe akuzatif bir değil yani ergatif değil. Lêker her zaman ligori kırdeye tekçandın. Fiil her zaman nesne özneye göre çekimlenir. Ben seni görüyorum derken burada bene göre ya da ben seni göreceğim gelecek zamanda yine bene göre ya da geçmiş zamanda ben seni gördüm yine bene göre. Her zaman özneye göre çekimlenir. İşte kişi ekleri alır. Lêker her zaman ligori kırdeye ango ben tekçandın. Kurmancı da kış çavat be hevano. Kurmancı zamaneki niv ergative. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yarı ergatif. Tene de demin bori de lêker dibin bandora bireser dedim yine. Led ve lêkerame gergühezbe. Sadece geçmiş zamanlarda fiil nesnenin etkisi altında kalır. Ama fiilin geçişli olması durumunda arkadaşlar. Çünkü örneğin es çum dediğimizde İşte gitmek geçişsizdi o yüzden özne yalın halde. Ez çum, ben gittim. Burada herhangi bir ergatiflik durum yok. Zaten nesne yok. Hani geçişsiz fiil ne demek? Nesnenin olmadığı fiil demek. Eğer nesne varsa yani fiilimiz geçişliyse o fiil nesnenin etkisi altında kalır. Şimdi örneklere bakalım. Ez seveki duhum. Ben bir elmayı yiyorum. Tu sevan duhu. Sen elmaları yiyorsun. Ev seve buhe. O elmayı yiyecek. Ligori kırdeyi. Her tim ligori kırdeye hatek şandan. Yani diğer işte şimdiki zamanda, gelecek zamanda, geniş zamanda bu durumlarda hep özneye göre çekimleniyor ve o yüzden kişi ekleri alıyor gördüğünüz gibi. Ama geçmiş zamanda baktığımızda min sev xwar, min du sev xwarın. Ben elma yedim, ben iki elmayı yedim. İkisinde de nesneye göre çekimlenmiş. Burada artık özneye göre çekimlenmemiş. Arkadaşlar bundan daha önce bahsetmiştim. Bu cümleyi daha önce kurmuştum. Hatta bu cümlenin geçmiş zamanlarda çok işe yarayacağını da söylemiştim. Fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir. Her zaman yalın olana göre çekimlenir. Burada ez yalın eze göre, tu yalın tuya göre, ev yalın eve göre, sev elma yalın. Bakın bir büküm eki almamış sev'e göre ya da du sev yine yalın olan elma o yüzden du sev'e göre çekimlenmiş. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bükümlü olana göre değil. Heke bireser cinav ve ev minakin heri xoşin em her tim ji xwendekarin xwe jî dipirsin ka pêşî û bêjin. Ev emeneke tişek cuda bikin ha ben seni gördüm. Em di kurmancıda çawa bêjin. Şimdi arkadaşlar ben seni gördüm bunu Kürtçe'ye çevireceğiz. Görmek fiili geçişli bir fiil.
Zaten nesne var. Neyi gördüm? Seni gördüm. Bunun cevabı var. Arkadaşlar şimdi biz ne yaptık geçişliyken? Birincisi bizim öznemiz büküme uğruyor. Yani ben ez diye onun artık bükümlü halini kullanmamız gerekiyor. O da nasıl? Min. Peki sen neydi? Tu değil mi? Onun bükümlü hali de te. Ama arkadaşlar biz ne dedik? Özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır. O yüzden yalın halini kullanacağız. Men tu. Şimdi buraya kadar tamam, bir problem yok. Görmek geçişli. Dedik ki geçişliyse geçmiş zamanda nesneye göre çekimleyeceğiz. Yani to'ya göre çekimleyeceğiz. Şimdi did'in görmek, did geçmiş zaman kökü, ını attık orada. Peki did yanına ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Nesneye göre çekimleyeceğimiz için nesneye göre olan kişi ekini ekleyeceğiz. Min tu did'i, ben seni gördüm olmuş oluyor. Min te did değil. Min tu did'i. Min te did değil arkadaşlar. Burası çok önemli. Prane hevalin kurdağıvın yani kurmancı zanın ergativi zav bıkarnayın yani hinek bunda bu yedizmanimede ne ez jibo gelen perina beşim yani hen cihanda ez rusa beşim em ihmal diken em beşin min te did lenna min tu didi. Hemen şekli. Sen beni gördün. Şimdi aynısını yapacağız. İşte görmek yine geçişli. O yüzden sen büküme uğrayacak. Tu te olacak yani. De. Şimdi ben yalın halde olmalı. Neydi Kürtçe'de ben? Ez. Yine did bizim fiil kökümüz ama ez'e göre çekimleyeceğiz. Nesneye göre çekimleyeceğiz. De ez diddim. Ez'e göre çekimledik. Gördüğünüz gibi kişi eki var. Ben onu gördüm. Ben büküme uğrayacak. Min. Onu gördüm. O neydi? Artık yalın halde olacak. Ev. Peki görmek did değil mi? Görmenin kökü. Ama biz ne dedik? Geçmiş zamanda üçüncü tekil kişi için olan ek kullanılmıyor. Kişi eki kullanılmıyor. Min ev did. Min ev did. O bizi gördü. Şimdi o nedir? Ev. Peki bükümlü hali we ya da we. İkisinden birini kullanmamız gerekiyor. Biz neydi? Yalın halde am, we, anji, we, am ve gazi ditine görmek ango ditine ligori eme bükşinin we, am, ditin. Kartafa pırıcımar yatış. Vergo am pırıcımar. Yani kartafa keser artırdı. Biz sizi gördük. Biz am, bükümlü hali me, siz hun. Ama burada artık yalın halde kullanacağız. Nesne her zaman yalın olur. Me, hun, ditin. Yine hun'a göre olan kişi eki geldi burada. Siz onları gördünüz. Siz onları gördünüz. Nasıl olacak bu? Bükümlü halde ve yalın halde ama çoğul olan yalın. Ev. Şimdi onları gördüğünüz gibi burada bir çoğulluk var. O yüzden fiile de çoğulluk eki gelecek. Ve ev ditin. Yani şöyle bir toparlayalım. Ne oluyordu? Özne büküme uğruyor. Nesne yalın halde kalıyor. Ve her zaman yalın olana göre çekimleniyor. Burada nesne yalın olduğu için fiil nesnenin etkisinin altında yani nesneye göre çekimleniyor. Ember devam bakın. Kurmancı da ergativi. Daha pregezin gele kubü kerime vere henedvirde ya yekemin duhab tavang naim bahevdu. Kurmancı da duhab tavang naim bahevdu. Ya diyem ki kurmancı da leker her gün bir ya haru tekçenden. Gerçekten meşgul meftişt koydun. Arkadaşlar birinci kuralımız eğer bu iki kuralı iyi bilirseniz hata yapma payınız çok aza düşüyor. Birinci kuralımız Türkçe'de 2 tane bükümlü yan yana gelmez. İkinci kuralımız ise fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir arkadaşlar. Bükümlü hale göre değil, yalın olana göre çekimlenir. Şimdi önce şuradaki bir şeyi hatırlayalım. Diğer şimdiye kadar gördüğümüz zamanları bir hatırlayalım. Sonra örnekler üzerinden şu iki kuralı değerlendirelim. Dema naha, dema be, dema beyan nezikte, kırde hariye, bresser ditave. Şimdiki zamanda, gelecek zamanda, yakın gelecek zamanda özne yalın haldedir. Nesne büküme uğruyordu. Demin burada hekeliker ne gergehezbe disakırda haruye bresser kıneşve. Eğer geçmiş zamanda eğer fiilimiz geçişsizse işte ez çum ben gittim gibi orada kırda yani ez yalın halde kullanılıyor. Zaten geçişsiz demek nesnenin olmaması demek.
Eğer fiil geçişliyse bu da geçen dersimizin konusu. Kırde dıtave tıpkı min dit gibi. Anca min sev var gibi. Min orada büküme uğradı öznemiz. Bresel karudumine sev orada hep yalın kalıyordu. Şimdi bunu bir hatırladık. Bir de arkadaşlar bundan bir sonraki dersimiz yani son dersimiz tamamen bu şimdiye kadar gördüğümüz tüm büküm konularının özeti olacak. Yani biz bunların hepsini zaten gördük ama son bir toparlama amacıyla son dersimiz de bunun üzerine olacak. Tam oturtacağız bu kavramları. Şimdi burada bunların açılımını bir yapalım. Estede bizim ben seni duyuyorum. Bu bir şimdiki zaman cümlesi. Şimdiki zaman cümlesinde gördüğünüz gibi öznemiz yalın halde, nesnemiz büküme uğramış ve birincisi iki tane büküm yan yana gelmemiş, iki tane yalın da yan yana gelmemiş. Aynı şey. İkincisi fiil yalın olana göre çekimlenmiş, eze göre çekimlenmiş. Es dedi bizim. Tüyeme bibini, sen bizi göreceksin. Bu bir gelecek zaman cümlesi. İki tane yalın yan yana, iki tane yalın ya da iki tane bükümlü yan yana gelmemiş. Bir yalın, biri bükümlü. Yalın olana göre çekimlenmişiz. Tu'ya göre çekimlemişiz. Evdikeş metroya da keve, o metrodan inmek üzere. Yakın gelecek zaman cümlesi. Biri yalın, biri yani metrodan aslında burada hem edattan sonra büküme uğruyordu. Hem o yüzden büküme uğramış ama eğer normal bir nesne de olsaydı büküme uğrayacaktı. Bir yalın, bir bükümlü oluyor ve eve göre çekimlenmiş. Min tu nediti, ben seni görmedim. Burada yine bir yalın, biri bükümlü, biri yalın. Yine iki tanesi yan yana gelmemiş. Ve ne yaptık? Yine yalına göre çekimledik. Tu'ya göre çekimledik. Burada ilk kişi ekini görüyoruz. Tu'ya göre olan kişi ekini. Wan pırtıkhondin, onlar kitap okudular. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bunun burada çoğul eki olduğunu görüyoruz. Ama bu Wan'a göre değil, pırtık çoğul olduğu için, yani birden fazla kitap olduğu için çoğul eki var. Ne yaptık? Nesneye göre, yalın olana göre çekimledik çünkü. Yalın olana göre çekimliyoruz. One bükümlü hale göre değil. Yine zaten görüyorsunuz. Biri bükümlü, biri yalın, ikisi asla yan yana gelmez dedik. Eğer şöyle bir durum olmazsa tabii hani edattan sonra büküme uğruyordu ya da tamlamalarda büküme uğruyordu, o durumları koymuyoruz. Normal estedi bizim gibi yani iki tane bu şekilde yan yana gelmiyor. Belin hasraneki kuvvet var. Oradaki ben tevdizanın herifde. Enlivistani binerin kargatvi çavaha diye bir karan. Tidbeje te ez kuştum nesrine. Kabınerin de ez kuştum. Kuştun lekereke gergüheze. Cibervi breserhiye. Kırdet taviyaye. Breser harumaye. Ligori breseri hatiye kışandın. Be hemen şekli. Dilim tuhazete bibine şekline. Kulika soruşine şekline. Te ez bir kırım ledine. Meçi gotu bu. Leykerin kobu kırını çedbin, hemu gergöhezin, bir kırın heye, disaj berku gergöheze, kırde tavuyaye, bresel harumaye, yek tavandi yek haru, ulgorya haru, angolgorya breseri hatiyek şandı. Arkadaşlar burada çok meşhur bir şarkı var, Nesrin'le şarkısı. Şimdi burada ergatiflik nasıl kullanılmış buna bakalım. Dez kuştum, sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Öldürmek. Birincisi birini öldürmek. Neyi öldürmek? Yani bunun cevabı var. O yüzden geçişli. O yüzden orada sen büküme uğradı. Hani o bizim adımlarımız var ya işte birincisi işte özne büküme uğrar, ikincisi nesneye alın kalır, üçüncüsü nesneye göre çekimlenir. Eğer bunları karıştırıyorsanız bundan bir ve iki önceki derslere bakabilirsiniz geçmiş zaman derslerine. Nesne yalın halde kaldı ve öldürmek fiili nesneye göre çekimlendi arkadaşlar. Burada nesnemiz ez olduğu için kişi eki geldi. Nesneye göre çekimledik. Sondaki cümlede des bir kırım, sen beni yaşlandırdın. Şimdi bir kırın yaşlandırmak, bir bun yaşlanmak. Biz demiştik ki kırın ile oluşan her fiil geçişli fiildir arkadaşlar. Zaten neyi, kimi soruların cevabını da veriyor. İşte neyi yaşlandırdım, seni yaşlandırdım gibi. O yüzden ne oluyor? Bir, özne büküme uğruyor. 2, nesne yalın halde kalıyor. 3, nesneye yani yalın olana göre çekimleniyor. Eze göre çekimlenmiş haliyle kişi eki gelmiş. Naçil emrehindarya xobinerin tuçma men nabin. Emi van hemu hevakan bıkın dema bori. Tuçma men nabini. Eçi be hevalno ditin lekereke gergüheze. Leker gergühez be emnaha hevokeke deman haye.
Gergühez be yek kırda dıtave evi bete. Bireser xaru dimine evi bibe ez. Ligori ezeji dev lekelame verekşandın. Arkadaşlar sen beni neden görmüyorsun? Bu şimdiki zaman cümlesi, bunu geçmiş zaman yapacağız. Hepsini geçmiş zaman yapacağız. Görmek, birini görmek, bir şeyi görmek geçişli bir fiil. Neyi sorusunun cevabı var. Ya da sadece gözlerle oluyor, vücudun bir parçasıyla oluyor. O yüzden geçişli. O yüzden bir öznemiz büküme uğrayacak. To t'ye dönüşecek. 2 nesnemiz yalın halde olacak arkadaşlar. Min ez'e dönüşecek. 3 fiilimiz nesneye göre çekimlenecek. Yani teçma ez, bir de olumsuz yapacağız tabii ki. Geçmiş zaman olumsuzu ne ile oluyordu? Teçma ez ne dedim. Ne yaptım? Büküme uğrattım. Yalın bıraktım. Yalın olana göre çekimledim. Şimdiki zaman cümlesini geçmiş zaman cümlesine çevirdim. Bir de arkadaşlar bunları artık çözdük, açtık diye düşünüyorum. Şimdiki zaman cümlesinde şimdiki zaman kökü kullanılır. Geçmiş zaman cümlesinde geçmiş zaman kökü kullanılır. Çok ayrıntılı durmuştuk zaten bunların üstünde. Ev Portukan duhuyne. Şimdi buna dikkat edin. O kitapları okuyor. O yalın, kitapları bükümlü, duhuyne okuyor, eve göre çekimlenmiş. Kişi şeklini görüyoruz. Bunu geçmiş zamana çevireceğiz. Okumak bir geçişli fiil. O yüzden bunu bükümlü hale getireceğiz. Bunu yalın hale getireceğiz. Yalına göre çekimleyeceğiz. Ev kadın ya da erkek olabilir. Kürtçe'de bunlar ayrılıyor. We, anji ve, dve ev edi harube, dve dahab tawang naim bahevdu. We, ve, kartafa tawange bavicim, pırtuk, khwendin. O kitap okudu. Daha sonra yine kitapları okudu ama burada artık Portukan diyemem. Çünkü 2 tane büküm yan yana gelmiyor. Ben şuradaki ''ından'' zaten çoğul olduğunu anlıyorum. Birden fazla kitap okuduğunu anlıyorum. Zozan, helbestan, naxuyne. Kabinerin yek haruye, yek davan diye. Tam hevokeke daman hayanş dema fre. Emi vinaka vergerinin dema bori xwendin disa vek vi. Xwendin gerguheze divê ev bitawe. Çawa bitawe? Ev meye, zozan meye. Em çi bêjin? Zozanê helbest nexwendin. Arkadaşlar aynı cümle. İşte bir kitap yerine şiir var sadece. Şimdi biz özneyi bükümlü hale getiriyorduk ya. Eğer tamam zamir ise bükümlü zamir kullanıyoruz. Peki isimse ne yapıyoruz? Büküm ekini getiriyoruz. Zozane oldu. Dedik ki 2 tane bükümlü yan yana gelmez. Zozane helbestan yanlış olur. Zozane helbest. Şimdi helbeste göre, şiire göre çekimleyeceğiz bunu. Eğer yalın olsaydı nehuen ama çoğul olduğu için burada çoğul olduğunu görüyoruz zaten. Nehuendin yaptık. Ez van be'acbinim. Bir sahibi okeke deman haye. Ez van be'acbinim. Ez evine kabıkım dema bori. Acibandın be'andın edikade. Be'andın edikade gergüheze. Gergühezbe. Kırdadıtava. Bireser harudumine. Ligori bireseri tekşandı. Ez dibe min. Van dibe ev. Min ev acibandın. Disa ciberku pırcımara kartafa pırcımari hatiyet burada. Ew fravînê dixwin. Hevokeke demanixaye xwarin gerguheze dîsazê ev çi ye? Ev pırjimara newsa ji ber ku dixwin. Onlar öğle yemeği yiyorlar. Burada artık bükümlü hale getireceğim. Yalın hale getireceğim. Yalına göre çekilmeyeceğim. Çoğul olduğunu görüyorum şuradaki ekinden. Kişi çoğul kişi eki almış. O yüzden wan fravîn xwar. Burada tek bir öğlen yemeği olduğu için buraya çoğulluk getirmiyorum. Belê em hatin ya dawî mêvan fêkiyan dînin. Hevano bala xwe bidin ev hevokeke deman nihaye diînin ew dînin ango mêvan pırjimare ez ê dîsa tewang bikim lê tewanga pırjimariyê lê zêde bikin. Divê ev xerû bimîne di dema borî de. Çawa bibe mêvanan fêkî anin. Mêvanan fêkî anin. Arkadaşlar şimdi misafirler meyve getiriyorlar. Meyveleri getiriyorlar. Bunu geçmiş zaman yapacağım. Birincisi getirmek, neyi getirmek cevabı var. O yüzden geçişli bir fiil. Meyvanı bükümlü hale getirmem gerekiyor. Çoğul büküm eki neydi? Çoğul büküm eki meyvanan. Artık
işte demiştik ya şimdiki zamanda nesne bükümlü halde kullanılır ama geçmiş zamanda yalın halde olmalı. Yalın hale getirdik, büküm ekini attık. Fake'i. Bunu fake'ye göre, meyveye göre çekimliyoruz. Birden fazla meyve getirdikleri için çoğul ekini ekledim. Şuradaki çoğul eki meyvandan dolayı değil, fake'den dolayı arkadaşlar. Yani yalın olana göre, nesneye göre çekimledim. Evet arkadaşlar dersin sonuna geldik. Umarım siz de faydalanmışsınızdır bu dersten. Bundan bir sonraki hafta tavan büküm kavramını bir özetleyeceğiz. Hep birlikte tek tek öğreneceğiz. Zaten şimdiye kadar bütün dersleri topladığımızda aslında her şeyi öğrendik bükümle ilgili ama bir özet geçelim, daha iyi oturtalım istiyorum. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar umarım anlamışsınızdır bu konuyu da. Dikkat edin kendinize. Bu hatire ve hevalin heca hatta manaya be ve mukatebin ve başpınarın. Deli hevalin heca umxeratın ferga kurdi. Em hatim vanaya dehem u kesin bu Twitter'da demedi şopinin bizanın vanaya dehem vanaya davine bu hasta diyemin edi bu ve vanaya em mejalin rezmani dikkatinin ama bu hasta diyemin em hasta sevmin berdavan bıkındıysa mejara mea iroji kurmancıda tavange ya brasti me mejara tavange me kadat me biber frehidit le me perçe perçe bir mejaran re tekildar medi Naha ez duxwazim sawaneyekî dawî de em hemû tewangê bidin hevdû û em tenê duwaneyekî de em hînî vê mijarê bibin. Ji ber ku mijarekî gelek giring e û gelek can de dertê pêşiyan me. Arkadaşlar 10. dersimize hoş geldiniz. Son dersimize geldik. İkinci kurun son dersindeyiz. Bununla birlikte gramer konularımız bitiyor. Başka derslerle yine karşınızda olacağız. Artık ikinci kur için gramer konuları yok ama bugünkü dersimizin konusu ise kurmancıda tavang yani Türkçe'de büküm kavramı. Şimdi derslerde çok söyledik. Bükümlü hal, büküm eki, bükümlü zamir. Bunu bir dersi toparlayalım istedim. Bu konuyu geniş olarak gördük. Konularla ilişkili olarak gördük. İşte birinci kurda örneğin işte bir derste zamir halini gördük. Başka bir derste bazı eklerini gördük. Diğer bir derste başka eklerini gördük. Bu derste hepsini bir toparlayacağız. Çok fazla karşımıza çıkan bir konu ve böyle büküm deyince biraz aslında Türkçe karşılığı olmadığı için kafa da karıştırabiliyor. O yüzden genel olarak toparlayalım istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevanu dvirde pençap minakene, emi jisser van minakan ve derse bidomine. Yek biyek emi buxuinen, pişta yek biyek emi dislayten davide emi vanaka dubare dikin. Em buxuinen nave ve arine xoşe. Nave ve arine xoşe. Un çit binin dvirde dihab tavanke yek Cinakên tawan dihe, yek ji qartafat tawangeye me çi gotibû ravekande tawang têv karanên peyva dawî ditewe. Em ê qasekin berfirehî lê binêrin. Lê binêrin ciyek de cinavkeye herkes bixwazim nav bikarbînim divê ez navê jî bitewînim. Ya duyemîn pirtûk li ser maseyê ye, pirtûk li ser wê ye. Herkes bixwazim cihê masê de ez cinavkek bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawan dî bikarbînim, ez ê bêjim li ser wê ye. Ya sêmîn Ez şîvê dixwim, ançe ez bixwazim cihê şîv de cinavkekî bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawan dî bikarbînim, ez ê bêjim ez wê dixwim. Ya çaremîn min doh pirtûkek xwend, berîtanê doh pirtûkek xwend. Her du ji halê tawan dîne, diyekî de cinavke ye, diyekî de nav tewya ye. Me ev her çar mînaka me berê dît lê tenê me yek nedît ya pêncemîn. Ez çûm malê, ez çûm wê derê. Yek de mal tewyaye, ya din de jî me dîsa cihê malê de me cinavkek bikaraniye. Arkadaşlar burada 5 örnek görüyoruz. 5'inde de bükümün hem zamir halini hem de ek halini görüyoruz. Yani zamirse işte ve ama ben bunun yerine isim kullanacaksam yine onun bükümlü halini kullanmak zorundayım büküm ekleri sayesinde. İşte biz şimdiye kadar ne dedik? Tamlamalarda son kelime büküme uğrar dedik. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar dedik. Ya da şimdiki zamanda örneğin nesne büküme uğrar dedik. Şimdi ayrıntılı olarak tek tek bunları göreceğiz arkadaşlar. Bunlardan sadece 5.'sini şimdiye kadar görmedik. Bunların her 4'ünü de gördük. Devam edelim arkadaşlar. Tavang çava çedibe, yek tawang cinavken tawan di çedibe. Ez bawer dikim em tevê dî hînî vê yekê bûn. Cinavken tawan dê. Êdî ev ji me re nas têne wisa.
Cinavkin mein xaru hene es tu ev em hun ev ev neka dıtavın dibin mesela ez dibe min tu dibe te ev dibe ve vi heke ve be me heke vi be nir em dıtava dibe me hun dıtava dibe ve ev dıtava dibe wan. Arkadaşlar biz şimdiye kadar zamirlerin iki türünü gördük. Bir yalın zamirler cinavken haru, ikincisi bükümlü zamirler cinavken tavandi. Bütün yalın zamirlerin burada bükümlü halinde görüyorsunuz. Bir tek burada evin ikiye ayrıldığını görüyoruz. Ve, vi. Bunu da söylemiştik. Kürtçe'de işte eril ve dişil olmasına göre iki tane kullanıyoruz. Eğer ve ise bu dişil, eğer yani me, eğer vi ise eril yani ner büküm zamiri oluyor arkadaşlar. Bir de iki tane ev var. Bunların bükümlü halde birbirinden farklı. Şu tekil, şu da çoğul. Ya düyemci bi kartafên tawangê çêdibe. Bi kartafên tawangê du cüreyên kartafên tawangê hene. Yek bi navkirî, yek ne bi navkirî. Dîsa me bi berfirehî ev mijar dîtin hevalno. Em ji ser tawanga bi navkirî biçin. Hekez bêjin bavê hevalê. Wir dest fehm dikim ku ev heval meye ji ber ku tawanga me bu hevalno. Heke ev heval nerbe vek Ali be hozan beze çi bêjim bavê hevalî. Heke pirjimar be bavê hevalan. Bi her sê hevokan de jî ez çi dikim? Ez peyva dawî ditewîne û li gorî zayen de an jî yekjimariye pirjimariyê ditewînim hevalno. Bi van kartafan. Heke ev ne kartaf buna vek cinav buna mne gota bavê wê, bavê wî, bavê wan. Lê ez çi dikim? Ez dixwazim nav bikarbînim. Lê divê ez van navan kartafên tawangê zêde bikim hevalno. Pêşî ev kê bifikirin. Mesela hûn dibêjin bavê wê an jî bavê te an bavê wek ez tu. Na, em dibêjin bavê te, bavê min, bavê wî ne wisa cihên ku em cinavka tawan de bikartînin gavan nav bikarbînin divê em kartafên tawangê lê zêde bikin. Em werin yên ne bi navkirî. Heke heval ne diyar be ev heval kiye? Ez ê bêjim bavê hevalekê. Heke heval me be. Heke nêr be? Ez ê bêjim bavê hevalekî. Heke pirjimar bin? Ez ê bêjim bavê hevalnan. Arkadaşlar büküm eklerini ayrı derslerde gördük ve bir belirtili büküm ekleri bir de belgesiz büküm ekleri olduğunu öğrenmiştik. Şimdi bunlar da neye göre ayrılıyordu? Dişillik, erillik, işte tekillik, çoğulluğa göre ayrılıyordu. Farkları neydi arkadaşlar? Dediğim gibi biri belirtili, biri belgesiz. Ba ve heval edersem arkadaşım babası ama o arkadaş dişil. Ba ve heval edersem yine arkadaşın babası ama arkadaş eril yani erkek. Ba ve hevalan dersem arkadaşların babası, o arkadaşlar çoğul oluyor artık. Eğer belgesizse yani herhangi bir anlamı varsa ya da bazı anlamı varsa o zaman ba ve hevale diyemem. Örneğin eğer dişil ise ba ve hevaleki. Artık bu ne oldu? Herhangi bir arkadaşın babası. Ba ve hevaleki herhangi bir arkadaşın babası ama o arkadaş erkek. Ba ve hevalan bazı arkadaşların babası. Yani şuralarda belgesizlik var. Arkadaşlar kafanızda şöyle tutabilirsiniz. Örneğin bunu eğer isim değil de zamir kullansaydım ba ve ez demezdim, ba ve min derdim değil mi? Benim babam demek için. Ba ve min derdim. Ya da ba ve te senin baban. Ya da ba ve vi onun babası örneğin. Benim bükümlü zamir kullandığım tüm durumlarda eğer ben zamir yerine isim kullanacaksam yine bükümlü halini kullanmam gerekiyor. Peki o bükümlü hali nasıl sağlayacağım? Büküm ekleriyle sağlayacağım. Burada da görüyorsunuz zaten hem belirtili büküm eklerini hem belgesiz büküm eklerini. Böyle hevalno disa me evtişi hatta namen ne dedi bu? Gelek birşi hatnıcı serve u gelek derkeve peşameci vereme gotu bu. Kartafa ner a binafkiri ne terkaz bu yani vakregez zavnet hat bu kararın u ne mecburi bu. Lepişre ev regez guheri u gotin eydi mecburiyeti. Ben beşim ba ve hevali emni karın beşim ba ve heval. Lidhın cihande ev tiş duguhere, ev kartaf peyve duguherine u her du bikaranıcı dinav geldi zafeye, her du jirastın. Kampı nerin çavaç etbe. Ba ve hozani
dibe bave hozen. Ve hatta na bawer dikim bîstiye em dibêjin bave hozen. An ji qewmê ji agirî, qewmê ji êgir. Ev î ve ayê diguherîne dike ê. İ ayê diguherîne dike ê. Ava çemî. İ êyê diguherîne dike ê û dibe êdî ava çêm. Berfa çiyayî. Ev î ayê diguherîne dike çi? Berfa çiyê. Her du jê halên tewandîne. Behna nanî. İ dîsa ayê guheran bû behna nên. Dengê şivanî. İ dîsa ayê guherand bû dengê şivên. Bêrîkirina welatî. İ dîsa ayê guherand bû bêrîkirina welêt. Ji bajarî î ayê guherand bû ji bajêr. Deriyê xaniyî î ayê guherand bû deriyê xênî. Hûn çi dibînin gava a an jî e hebe dipeyvê de. Carna ev qartafan nêr wê peyvê diguherîne û van tîvan dike ê hevalino. Her du bikaranîn jî rastin, her du bikaranîn jî di nav gel de zaf hene. Hatta ez dikarim bêjim ev neka zaftir hene. Ev halên guherî zaftir hene. Arkadaşlar şimdi daha önce iyi büküm ekinin mecburi olmadığını ama artık mecburi olduğunu söyledik. Hatta dedik ki bir sürü metinde görmeyebilirsiniz de bu hali. Ama eskiden mecburi değildi. Güncel metinlerde artık görürsünüz. Arkadaşlar sadece bu eril büküm ekine has bir kural var. Bu büküm eki bazen kelimenin kökünü değiştiriyor ve karşımıza yeni bir form çıkarıyor ve her iki form da doğru. Örneğin hozani, hozen oluyor. Aslında ikisi de bükümlü hal. Ya da agri, egir oluyor. Çemmi, cem oluyor. Çiyayi, çiye oluyor. Nani, nen oluyor. Her ikisi de aynı. Buradaki mantık şu. Gelen i eki eğer kelimede a ya da e varsa o kelimeyi değiştiriyor ve şu harfleri e'ye dönüştürüyor arkadaşlar. E'ye dönüştürüyor. Devam edelim. Behnan, nani. Bakın a var burada. İ a'yı değiştiriyor ve onu e yapıyor. Behnan nen oldu. Ya da şivani. Şuradaki i a'yı değiştiriyor. E yapıyor. Denge şiven oldu. Berikirna velati. I a'yı değiştiriyor. E'ye dönüştürüyor. Berikirna velet oluyor. İ a'yı değiştiriyor. Bajari diyeceğimize bajer diyoruz. Yine i a'yı değiştiriyor. Hani diyeceğimize heni diyoruz. Bu formu daha çok görme ihtimaliniz de var. Çok sık karşımıza çıkan bir form. Şöyle, eğer kelimede a ya da e varsa ve eril büküm eki, arkadaşlar kelimenin kesinlikle eril olması gerekiyor. Sadece eril büküm ekine has bir durum bu. O kelimeyi değiştirebiliyor. Sanıyorum ki yani %90'ın zaten bu formun bunlar. Birkaç tane daha görürsünüz ama öyle çok da yok yani. Her iki formda doğrudur. Her iki formda karşımıza çıkabilir. Em ravekirine buxuynin peyven ner en kudu xoda a anji e dihawinin heke qartafa iye tawanga nera binafkiri bigrin ev tip diguherin u dibin e. Kalsektin tişte kumegot yani. A u anji e hebe e dev diguherin dibin e. A anji e hebe e di diguherin dibin e. Her du bikaranji rastın. Ne beşin yek şarş yek ne rast. Her du şey hemen şekli rastın. Arkadaşlar tekrar söylediğim gibi önemli olan şu eril büküm eki olması. Yani kelimenin eril olması. Eril kelime büküm eki aldığı zaman eğer a ya da e varsa bazen değişiyor ve şu forma dönüşüyor. Her iki kullanımda doğru, istediğinizde tercih edebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ezberleyemem ya da aklımda tutamam, şu formu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Belê niha jem hatin di serîwanê de me çi got pênc heb hevok hene em ê ji ser van pênc hevokan em ê wan ya xwe rave bikin. Hevokerêkem çi bû? Navê wê Arîn e, navê Arînê xweş e. Hevalê me çi gotibû? Di ravekan de raveker ditewe. Ango tirkevî ew e, isim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Hevalê raveker kurmancı da pırani peyva daviye em vejbirnekin u berovaje Türkiye. Arkadaşlar şimdi onun adı dediğimde aslında Türkçe'de ne demiştik? Söylerken adı onun gibi düşünüyoruz. Onun sona geliyor ve bu ın, in, nın, nun şu anlamları veren, tamlayan bizim Kürtçe'de büküme uğruyor arkadaşlar.
şu gördüğünüz anlamları alan kelime Kürtçe'de büküme uğruyor. Rav ve ker dıtave. Örneğin nave ve onun adı. Nave ve onun adı. Burada un gördüğümüz yer büküme uğrar arkadaşlar. Eğer kişi dişilse bu örnekte olduğu gibi nave ve dişil bükümlü zamiri kullanıyoruz. Ya da eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam Arin'in adı diyeceksem, bakın yine bir in görüyorum burada. Arin'in adı, o in anlamını vermek için onu büküme uğratmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Dişil büküm eki kullanıyorum. Ne demiştik? Mantık ters. Onun adı, Türkçe'de adı onun yerine kullanılıyor. Adı onun yerine kullanılıyor. Onun sona geliyor. Diğer örnekten devam edelim. Bir de eril büküm eki görelim. Deriye, haniye, hozani. Çubu hevano disa peyva davi ve bıtave. Tirkaviçiye disa evvatiha ıntedehiye. Hozan'ın evinin kapısı. O ev ya da kapı temelde kime aitse, burada hozan büküme uğrar arkadaşlar. Şuradaki ın kavramını görüyoruz. Hozan eril olduğu için, erkek olduğu için eril büküm ekini kullandık burada. Eğer ben burada zamir kullansaydım yine büküm zamiri kullanmam gerekiyordu. Deriye hani we diyecektim örneğin. Ama artık isim kullanmak istiyorum. We'yi kaldırıyorum. Yerine isim ve büküm halini kullanıyorum. Delaliya keçavan hemçi dibinin peyva davi disa tavuyaye dıvırda ravekere tavuyaye uprışmare. Onların kızının güzelliği. Yine burada bir ın görüyoruz. O kız ya da güzellik kime ait? Onların kızının güzelliği. Tamlayan aslında hep onların. O yüzden ne yapıyoruz? Büküme uğratıyoruz. Yine ın anlamını görüyoruz. In anlamını alan kelime büküme uğramış ve burada çoğul büküm zamiri kullanılmış. Örneğin burada zamir değil de misafir olsaydı, meyvan olsaydı yine bükümlü halini kullanmamız gerekiyordu. Ne diyecektik o zaman? Meyvanan diyecektik. Az önce gördüğümüz büküm ekini kullanacaktık. Rengi kulilkan. Kulil tavuyaye, rave ker tavuyaye, ucibel kasta pırjmariye dikim, tavanga pırjmariye standiye. Çiçeklerin rengi. Ne yaptık? Kürtçe'de tersi oluyordu pozisyon olarak. Yine in anlamını veren büküme uğruyordu. Burada çiçeklerin diyorum. O yüzden bükümlü hale getireceğim. Ve isim kullandığım için büküm ekiyle kelimeyi büküme uğratacağım arkadaşlar. Birincisi bu şekildeydi. İsim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Dravekande, raveker, dıtave. Ya diyem çubu, pırtuk liser, maseye, herkes buxazım ki maseye de cinaf bıkarbinem, pırtuk liser, veye. Ravekna ve çevanıme çıgotu bu, navderin kupiş da çekanten, dıtavun. Peyvin kupiş da çekanten, dıtavun hevardo. Bak, ez ji batmanê me, ew batman jî tawan genewsa pişta çek ve dıtave. Edatlardan sonra gelen isimler büküme uğrar arkadaşlar. Bizim çokça söylediğimiz bir kural bu. Bazı anlamlar veriyor. Örneğin masanın üstünde burada. Yine o aslında o ın, in, o nun anlamını yine veriyoruz. Ama bunun yanı sıra birliktelik, bulunma, ayrılma, yönelme gibi anlamları verir arkadaşlar. Edatların tipik özelliği bu. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar. Ya büküm ekini kullanacağız ya da bükümlü zamir kullanacağız. Örneğin liser maseye, masanın üstünde, burada liser üstünde edatından sonra gelmiş ve masa kelimesi dişil olduğu için mor rengi görüyoruz, yine dişil büküm eki var. Eğer ben burada zamir kullanmak isteseydim yine bükümlü zamir kullanacaktım. Liser veye diyecektim. Ya da bıtere, seninle ne demiştik? Bıre kişiler için birliktelik anlamını veriyordu. Edatlardan sonra büküme uğradığı için kelimemiz bükümlü zamir kullandık. Bükümlü zamir kullandık. Eğer ben burada yine Ayşe'yle demek isteseydim ve Ayşe'ye re demem gerekiyordu. Orada yine büküm ekini eklemem gerekiyordu. Ligel zozane disa pışta çeken dibinin ku zıttavuyaye herkes bu hazım cevide disa cinaf bıkarbiri meze beşim ligel ve zozanın yanında yine burada bir ın görüyoruz şuradaki gibi. Ne dedik? Bu anlamları veren kelime büküme uğrar. Zozan dişil olduğu için dişil büküm eki kullanılmış arkadaşlar. Navbera wande buradan prijmariye gidibinin ez çıdıkım cinaket tavan dibi karbinim. Hekena buyam karbu ez beşim navbera hevalande kartafa prijmariye skarmedi dibi karbinim. Yine onların arasında burada yine ın halini görüyoruz. Yine ın olan kelime büküme uğruyor arkadaşlar.
edatı da görüyoruz burada. Dnavbera vande. Onların arasında. Edattan sonra büküme uğramış. Eğer isim kullansaydık arkadaşların arasında deseydik yine onun halini görecektik. O zaman arkadaşlar büküme uğrayacak. Hevalan olacak. Şuradaki an gibi. Hani diyorduk ya oradaki an sona gidiyor kelimenin. Ez ji batmanê me em dizanim pişta çek. Ditawe ez ji batman me şaşe. Ez ji Amet me şaşe. Ez ji batmanê me. Dîsa ji ber ku me got bû bajar me ne bi qartafata wanga me tawiyaye. Bunun arkadaşlar dedik ki aslında motomot çevirisi üstünde durmuştuk bunun. Ben Batman'danım. Tıpkı İngilizce'deki gibi I am from var ya oradaki dan'dan anlamı bizdeki J ile sağlanıyor. Ama anlam olarak çevirince ben Batmanlıyım. Burada o Batman'dan anlamını veren o from'un yerine biz J kullanıyorduk. Dan'dan anlamını veren ve ondan sonra da büküme uğruyordu. Ne demiştik? Bütün şehirler dişil kabul ediliyor. O yüzden dişil bükmekini görüyoruz. Bunun yerine şey edebilirdik. Ez jüve derime örneğin. Zamir de kullanabilirdik. Ya seyem ez şive duhum. Ancı şive de buhazım ku cinab keki bikar benim. Ez beşim ez ve duhum. Çimaz burada tavinim hevalno. Me çıgotu bu. Didem uraveyn. Ko kademan hatep karaninin de. Vakt deman ha demabeya nezik ravaya fermani ravaya hostik o her vakitin bir eser dıtave. Arkadaşlar ne dedik? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı zaman ve kiplerde nesne büküme uğrar. Sanırım ikinci kurun ilk konusu da buydu zaten. Zamanlarda nesne durumuydu. Ne yapıyorduk? İşte gelecek zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Şimdiki zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Peki ne zaman nesne büküme uğrar arkadaşlar? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı tüm zaman ve kiplerde. Bu emir kipi de olabilir. Bu istek kipi de olabilir. Her şey olabilir. Bizim için ipucu şimdiki zaman kökünün kullanılması. Zaten geçmiş zaman kökünde bundan önceki derslerimizde görmüştük. Emliminakin hobinerin es şive duhum. Aslında bu ne? Ben onu yiyorum arkadaşlar. Ben yemeği yiyorum. Orada o nesneyi büküme uğratıyoruz. Şimdiki zamanda nesne büküme uğramış. Ezi haniye ki bıkrım. Ben bir ev alacağım. Herhangi bir ev alacağım. Hani eril olduğu için eril ve belgesiz bükmeki kullanılmış arkadaşlar. Haniye ki bıkrım. Herhangi bir evi alacağım. Zelal pürtükan duhuyne. Bu gelecek zaman cümlesi. Şimdi bir daha şimdiki zaman cümlesine döndük. Zelal pürtükan duhuyne. Zelal kitapları okuyor. Burada pürtükan bükümlü hali. Eğer ben zamir kullansaydım zelal van duhuyne. Onları okuyor diyecektim. Yakın gelecek zaman cümlesi. Ez diküm ve bibinim. Ben onu görmek üzereyim. Burada onu nesne olduğu için nesne büküme uğramış arkadaşlar. Zaten dişil bükümlü zamiri görüyoruz burada. Bir de emir cümlesi var. Xwarine buxe. Ya brasi vekra ve hevoki çiye tu xwarine buxe. Leme gotu bu çem tıkarım bejin xwarine buxe. Em musajı fermane bidin. U çi bu me got ev mesela yani ravin fermani de jiber kokada manhatib karanin bir eser taviyaye. Yemeği ye dediğimde arkadaşlar aslında bu sen yemeği yedir. Hani emri biz karşımızdakine veriyoruz ya. Orada sen özne, yemeği nesne ve ne oluyor? Şimdiki zaman kökünü kullanıldı. Her yerde nesne büküme uğruyor arkadaşlar. Bir de geçmiş zaman dersimizde görmüştük. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bunu hiç unutmuyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Örneğin burada ez, zelal, ez hep bunlara göre çekimlendi. Bir tek emir kipinde durum farklı. Onda zaten emir kipini anlattığımız Rabia Fermani dediğimiz derse dönerseniz görürsünüz farkı. Şimdi dördüncüsüne geçelim. Min do pırtuke xwend ançekez cihe min dez buxwazinavekî bikarbînim berîtanê do pırtuke xwend. Und her du hevokandêjî halê tawan dibînin çima hevalno kesin ku waneya dema borî temaşe kiribe baş dizanê dibî miçarê demên borî de hekelê ker gerguhezbe kirde dıtawe. Geçmiş zamanlarda eğer fiil geçişliyse özne büküme uğrar. Bunu geçmiş zaman derslerinde çok öğrendik. Çok üstünde durduk arkadaşlar. Örneğin min pürtükek xwend ben bir kitap okudum. Aslında bu ben nedir? Ezdir değil mi? Ama geçişli olduğu için okumak fiili büküme uğrar. Ben kitap okudum. Ve ne demiştik? Asla bükümlü olana göre çekimlenmez. Asla bunlara göre çekimlenmiyor. Hep burada da nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar.
Bakayım başka söyleyecek bir şey. Hem bir de arkadaşlar eğer dersi izlemediyseniz diye söylüyorum. Umarım o dersleri izleyip sırasıyla buraya gelmişsinizdir. Ne oluyordu? Geçişli fiil neydi? Nesne alabilen fiildi ve bunlarla ilgili bir sürü ipucu verdik. Dedik ki neyi kimi soruna cevap veriyorsa geçişlidir. İşte vücudumuzun bir parçasıyla yapıyorsak örneğin kendin ya ağızla olur ya gözle olur geçişlidir. Ondan sonra kırın varsa fiilin içinde geçişlidir. Hep bunların ipucusunu da vermiştik zaten. Ve name şant. O mektup yolladı. Burada şandın geçişli bir fiil. Hatta demiştik ya andınla bitiyorsa geçişlidir. O yüzden öznemiz bükme uğradı. Zilane name şant. Arkadaşlar burada zamir vardı. Eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam, örneğin zilan demek istiyorsam o zaman dişil bükmekini eklemek zorundayım ona. Bükme uğratmak zorundayım. Böyle durumlarda dediğim gibi hep ipucu olarak kafanızda oluşturun. Yani ez name şant mı diyoruz yoksa min name şant mı diyoruz? Min dediğimize göre orada büküm vardır. O zaman bükümlü hali kurallarına göre uygulamamız gerekiyor. Wî du qedeh çay ve xwarin. Ve xwarin dîsa lêkereke gerguheze û ev hevoka dema boriye ji ber vê yekê em çi dikin? Em ditewînin halê wî bikarbînin. Hekes bixwazim cêyê wî de dîsa nav bikarbînim. Ez ê bêjim wek Ehmedî du qedeh çay ve xwarin. Bala xwe bidin li gorî du qedeh çayê hatiye kişandin lêkera me. Hevaleke gazî te kir. Gazî kirin lêkereke gerguheze ji ber ku tê de kirin heye an jî gazî kê kir gazî te kir bersif heye ji ber vê jî divê kirde bitewe divir de tewanga me an ne binavkirî ve tewyaye. Ev hevalekî ku ne diyare û jine ji ekê em fehm dikin. Hevaleke gazetekir bir arkadaş seni çağırdı ama herhangi bir arkadaşlar. Burada belgesizlik var. O yüzden belgesiz olan büküm ekini kullandık ve arkadaş kadın olduğu için kadın olan dişil büküm ekini kullandık. Gazi kırın işte seni çağırdı, sana seslendi. Kırın olduğu için kırın olduğu her fiil geçişlidir demiştik. Arkadaşlar şimdi beşincisine geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Türkçe'de hani bu işte örneğin bana, benden, beni, benim bu hallerin hepsini biz büküm ile sağlıyoruz. Bu gördüğümüz ekler ya da zamirlerle sağlıyoruz. Yani ben dediğim dışındaki bütün durumlar ya da masa dediğim durumdaki bütün durumlar, örneğin masaya, masayı, masada, masadan hepsinde büküm eklerini kullanıyoruz. Bu anlamların hepsini büküm ekleriyle veriyoruz. Tek bir durum hariç arkadaşlar, o da geçmiş zaman. Çünkü örneğin min huant dediğimde ben yedim oluyor. Direkt artık beni, bana, benden gibi bir şey yok. Direkt ben oluyor. Ama bunu da çok ayrıntılı zaten gördük arkadaşlar geçmiş zaman dersinde. 7 ve 8. derslerimiz bunun üstüneydi. Onlara bakabilirsiniz. Bu güzel bir ipucudur. Dediğim gibi ben dediğim tüm durum dışında ya da masa dediğim ya da kalem dediğim yalın halin dışında hani burada Türkçe'de işte yönelme haleki var, bulunma haleki var. Bunların hepsini biz Türkçe'de büküm ile sağlıyoruz arkadaşlar. Enver'in yap Benjamin. Vak min seri ders vani de şigot me ev tiş nedit hattenha es çum male es çum vedere. Arkadaşlar şimdi biz geçmiş zamanı görünce işte geçişsiz ise ne oluyordu? Zaten nesne yoktu. Özne de yalın kalıyordu. Özne göre çekilmiyorduk. Es çum gibi. Ama burada es çum mali bir tane büküm hali görüyoruz. Peki neden burada büküm var? Arkadaşlar bu Kürtçe özgü bir kural. Dehemu demande hokerin cih gıtavın. Burada ev dediğim şey hokerin cih yani böyle yer zarfı gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde adlandırılıyor ve büküme uğruyor arkadaşlar. Geçişli ya da geçişsiz olması fark etmeksizin hokerin cih dediğimiz bu yer zarfı büküme uğruyor arkadaşlar. Ve bütün zamanlarda yani geçmiş zaman, gelecek zaman, geçişli alakasız her durumda büküme uğruyor. Bir de arkadaşlar bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum. Aslında Kürtçe ile ilgili güzel bir özellik. Şimdi bazı fiiller vardır ki bu fiillerde biz pozisyon değiştiriyoruz. Örneğin gitmek, çun. Örneğin gelmek, hatin. Örneğin ketin, düşmek. Frin, uçmak. Böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde arkadaşlar bu yer zarfı hep cümlenin sonuna gidiyor. Aslında Kürtçe'de normalde cümle yapısı nasıl oluyor? İşte özne oluyor, nesne oluyor, yüklem oluyor. Sadece böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde
Fiil nesneden önce geliyor arkadaşlar. O artık nesne mi diyorsunuz, yer zarfı neyse o hep en sona gidiyor arkadaşlar. Bu da Kürtçe ile ilgili bir özellik. Örneğin ez şive dokun dersem orada özne nesne yüklem ama ez çummale dersem burada fiil ortaya geliyor. Sebebi de bu yani hareket bildiriyorsa o diğerini sona itiyor arkadaşlar. Ne dedik? Fiilin geçişli geçişsiz olması fark etmeksizin tüm zamanlarda yer zarfı büküme uğrar. Şimdi bu güzel bir örnek, bu çün gitmek örneği. Ez çummale, ben eve gidiyorum, büküme uğradı. Bakın bu nesne değil artık. Türkçe'de dolaylı tümleç diye geçiyor, Kürtçe'de yer zarfı diye. Eve gidiyorum. Ez biçimale eve gideceğim. Ez dikin biçimale eve gitmek üzereyim. Biçemale eve git. Ez çummale eve gittim. Hepsinde de o eve anlamını vermek için, örneğin burada geçmiş zaman cümlesi ama fark etmeksizin geçişli olması, o mal kelimesi büküme uğruyor. Evhat İstanbul'u, o İstanbul'a geldi. Yine büküme uğradı. Zaruk bazdan dibistane, çocuklar okula koştular. Yine o okula dediğim şey büküme uğradı. Seynik ketin erdi, tabaklar yere düştüler. Yine bakın yere dediğim şey büküme uğradı arkadaşlar. Belli, em nihacı hatin hindariye ki divande emme bişardiye rast emme hil bişerin nave çiye. Nave mamoste çiye, nave mamoste çiye, anji nave mamoste çiye. Bersiva rast ki jane hevalno, divirde rave ke, mego rave kerdi tawe, ango bersif halet tavan diki jaye, nave mamoste. Burada ne isim tamlaması var, büküme uğruyordu sondaki kelimemiz. Öğretmeninin onun anlamını veren. O yüzden büküm eki olan bir tek bu var arkadaşlar. Buradan da o mamsenin erkek olduğunu anlıyorum zaten. Ya duyem lavık cihekiye meçi gotu bu tış da çekti ve dve halet tavan dibe dvırde batman çok arıyor. Çok ne eve hevalno i tavanga nere leme gotu bu bajar meneç bervi ijinabe çisem Suriye. Arkadaşlar aslında iyi de büküm eki. Şimdi büküme uğraması gerekiyor edattan sonra olduğu için. Ama biz ne dedik? Bütün şeyler dişil kabul ediliyor. O yüzden j amedi dememem gerekiyor. J amede demem gerekiyor. Bazı yerlerde şöyle bir konum var. Mesela j amedi değil de amediye gibi. Böyle konularda duyarsınız ama j'yi gördük mü unutmuyoruz. Büküm eki, dişil büküm eki geliyor şeylere. Kondekar dıçın an dibistan dibistane ke dibistane. Dve meçi gotu bahevalno ev hokeri cih ditaviya ev jih bitawe kijan tavan get virde kondekar dıçın dibistane. Ev ve katandeke ne tavan ge ev jih hale haruye. Kala tekir kalkırın lekerike gergüheze ev hevok hevoka demaboriye hevokin demaboride kirde ditawe ezi hali tavan gibi karbinim eper duşi harune nabın ango cevap beye bersivame beye wan kala tekir kajmin re çayeke tiştek dagre ha medve vane ne kotle meberi gotu bu çayeke kaçahi an çayeke kaçah peşihun bu fikrin vardıkım unjitsanın bersif çiye varno bersif çayeke kaçahe jiber ku jibirnekin nav dergitavun Hevalnav angorenkte natavın. Arkadaşlar kaçak çay burada kaçak sıfat görevinde ve unutmayalım isim soylu sözcükler büküme uğrar. Sıfatlar büküme uğramazlar. Mesela işte pelavin sor derim örneğin kırmızı ayakkabılar. Orada sor büküme uğramıyor sıfat olduğu için. Emvarin yaşaşemin meyvan nafun dıvırda çiye hevokeke deman haye deman hade bresser ditawe ez hali tavan gibi karbinem fravin haruye fravinen evvakatan dekene tavange fravine tavange bersiv aye hevokeki dema beheye eze bibinim eze hevala bibinim hevaleke bibinim an heval bibinim ki jan raste hevalno me çigot dve bresser bitawe dema bede newsa şu ev haruye ev katnabe hevalno hevala ev an netawanga dves butawinem ev av vekatandeke vakit diya min ev netawanga
Naho çıbe ezi hevaleki bibinim. Arkadaşlar ben bir arkadaşı göreceğim. Burada belgesiz büküm ekini görüyoruz. Ne dedik? Nesnenin büküme uğraması gerektiğini öğrendik gelecek zamanda. Burada bir gelecek zaman cümlesi, nesneyi büküme uğratacağız. Burada hevala, ezi hevala bibinim. Bu yanlış, hevalan derseniz yani sonunda ne varsa doğru. Hevalan arkadaşları göreceğim oluyor. Ama burada hevala diyor. A sadece büküm eki değil, vekatandek dediğimiz diğer tamlama eki. Örneğin hevala baş, iyi bir arkadaş. Ama orası artık büküm değil arkadaşlar. Ez ne ditim? Disam emitçi bükün kırdeye bıtavinin. Ditinle kereke gel göze. Ef hevok hevoka dema borye. Dvırda cinafutune nafeye mi nave tavan dibi karbinin. Arin heye. Arin nave meye yani musa kabul kır. Bakku mercebin le bersiv de min vek me kabul kır. U dve ev nave me bıtave. Ango bıbe. Arine. Ne demiştik arkadaşlar? Geçmiş zamanda fiilimiz geçişli ise özne büküme uğrar. Öznemiz burada arin. Ben arini kadın kabul edip cevap verdim. O yüzden dişil büküm ekini kullandım. Arine. Beli hevalen heşa em hatin davya vanaya xwe hevi dikim ev vanec bo ve sude var bu ve Hindistan femkirin. Hatta wanê gidin xwe baş binerin wek min got ev wanê dawiye lê me hin waneyên din jê me çêkin bi hev re me hin micaran bibînin. Hatta wanê gidin li xwe miqate bin hevarno. Arkadaşlar ikinci kurun sonuna geldik ve dersimizin de sonuna geldik. Başka dersi görüşünceye kadar dikkat edin kendinize. Başka dersin eğer duyurusunu yapacaksak bunu Twitter'dan yapıyoruz zaten. Oradan takip edebilirsiniz ya da buradan da görebilirsiniz eğer takip ediyorsanız. Ama gramer konularımız bitti. Şimdi daha önce bir öneri gelmişti derslerden, yorumlardan birinde şey diyordu işte bütün zamanlarla ilgili bir ders olsa. Yani böyle bir gramer kuralına göre değil de sadece örneğin bir fiilin tüm zamanlarda kullanımı. Belki böyle bir ders yaparız. Eğer sizin de başka önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Mutlaka onları değerlendirmek için okuyoruz zaten. Diğer dersi görüşünceye kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Çalışmayı ve Kürtçe öğrenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. But yes, finally we قدرت مخرج رياض كده خكي سويت رجع سكيني بيش قمة بدر خوش نقول يا بس إيش بيش تشتكي بود عليك yes, thank you for watching. It was the كان بس شو بكم يا دقيقة بس بدر تصابيش ما مس شو بكم I mean it's a good wish لا شنو جاردن بدر جاردن Mrovenjus pardon arkadaşlar okuyamadım. Mrovenjus ezbeden disam okuyayım. Kendimin harcı var kumen botte bederesem Türkçe bu. Tamam bederem şey. Acaba bu gönlüm benim şabatma disam. Tamam. O flüt çalmayı biliyor. Şimdi diyeceğiz ki evvela dengemi çal. Ay. Şimdi sabecim ha. Ezbeden sabecim. Ah. Zor. Hevdi çoğusum farklı diyeceğim go. Taktırım hiç nekim ama. Nave hoş kekem. Hoş ya. Slav. Navemin alane. Ez biz Metekemin benim bir halam var diyor. Şelan bezledim bebeğim. Endame kemeyi dinjeheye. Ben seninle çok eğleniyorum. Kalıp bu. Tamam eziş çıkardın hindariye desbettim lanet öyle. Endameki meyedin şeheye.
arkadaşlar. Endameke meyi hazredim bebim. Endameke meyadın şeheye. Endameke meyadın şeheye. Onu çok mutluyuz. Hani siz biz farklı da söylüyoruz diyebilirsiniz ya da burada böyle söylüyor. Eyvallah. Bakın şiir çalış. Ay ezberi sattım ya. Aslında bu ne? Kırın fiili değil mi? Kırın kaçına bu disa. Bastian. Emme verin. Biz geleceğiz. Efendim bu bölüm medeni fikir. Abi fikir. Efendim işte birinci fikir ya. Sen önce bir kendiniz bulmaya çalışın. Sonra benimkinden kontrol edersiniz. Efendim böyle saçıyı. گلی هوالین هجا برنامه me davim bu emji cejna ve carek edin piroz dikin bixatri ve. Kaya xapna kırdığında bu ya. Kamam ses carek edin bikrin. Gelli hevalin heja luha başbinirin, luha mukatebin, behaviya hevdetini. Eyvallah, neye girdin? Allah Allah. Umkherat'ın Fergal Kurdi. Arkadaşlar Kürtçe derslerimize hoş geldiniz. Bundan sonra haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hep birlikte en temelden başlayıp en ileriki seviyelere kadar Kürtçe öğreneceğiz. Öncelikle ben kimim? Benim ismim Gülistan. Halihazırda Enstitüya Kurdi İstanbul'da yani İstanbul Kürt Enstitüsü'nde Kürtçe dersleri veriyorum. Şimdi gelin biraz konuştuğumuz dili tanıyalım. Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dil. Hint-Avrupa dil ailesinin İrani diller kolunda yer alıyor. Avrupa dilleri ve Farsça gibi diller Kürtçenin akrabaları arasında sayılıyor. Peki Kürtçenin kurmancı lehçesini öğreneceğiz dedik. Diğer lehçeler neler? Arkadaşlar Kürtçe 7 tane lehçeye sahip. Kurmancı, Kırmançki, Lekki, Lori, Sorani, Kelhuri ve Hevrami Kürtçenin diğer lehçeleri arasında yer alıyor. Bu dersler Kürtçesini geliştirmek isteyen Kürtler ve en baştan Kürtçe öğrenmek isteyen Kürt dostları için hazırlandı. Umarım siz de en güzel şekilde faydalanır, öğrendiğiniz bilgileri kendi yaşamınızda da kullanırsınız. Yeryüzündeki en temel haklardan biri ana dilini konuşma hakkı arkadaşlar. Gelin hep birlikte Kürtçeyi konuşalım. Evlerimizde, eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla Kürtçe konuşalım. Kendinize iyi bakın. Güminin xeyir hoş yeri. Gelli hevalin heja Umkherat ve Fergal Kurdi. İro em dest ve as dikin nu dikin. Em dest ve asla duyem dikin. Ev vaneci vaneye yekem a asla duyeme. Emi dve vaneyde dema niha u dema bede analize biresele binirin. Bu her vuha emi hini mijareken nu bibin. Tavanga ne bin afkiri. Juha asla yekem deme dema niha u dema be biberfrehi mediti bun. Niha emi lisar biresele biseknin. Yani object, nesneyi biseknin. Arkadaşlar ikinci kurun ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk kurda ayrıntılı işlediğimiz şimdiki zaman ve gelecek zamanı bir tekrar edeceğiz. Ve biz bu zamanları görünce daha çok fiil çekimine ve özneye bakmıştık. Şimdi bu dersimizde ise nesnenin durumuna bakacağız. Şöyle açıklayabiliriz. Ben elma yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim diyoruz Türkçe'de. Ama bunu Kürtçe yazarsak ya da Kürtçe söylersek ben elmayı yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim demek zorundayız. Bu elmayı kavramını göreceğiz yani. Zaten artık yavaş yavaş mantığının oturması gerekiyor değil mi? Elma dediğimiz yani yalın olan her durum dışında elmayı, elmada, elmadan derken hep bükümlü halini kullanıyoruz. Peki ben herhangi bir elmayı yiyorum ya da ben bazı elmaları yiyorum. Yani o belirsizliği nasıl vereceğiz?
O belirsizliği de davanga ne binafkiri konusuyla vereceğiz. Davanga ne binafkiri. Şimdi ilk dersimize geçelim. Yalnız dersimize geçmeden önce şöyle bir bilgi de verelim. Artık ikinci kur olduğu için Türkçe ağırlıklı olacak. Özet olarak ya da önemli yerleri yine Türkçe açıklayacağız. Nihal em derbasi dubaraya deman habibin. Hevano vek me got şo me berfrehi medit demanha. Leker çavat çed bu em peşi serminak ekip için. Ez diçim. Burada dı yekeye kartafa demanha. Çe heye koka demanha. Ujbo eze heye kartafa kesane. Ef her sittin bahevdu. Edi leker epektiğinin dıdeman nihade. Anji ez naçım edi dibeneyin yavi. Mesih cüreyin lekeran ditibun. Xaru, pekati u hevedudani emin hayek biyek minake wan binerin. Leker ke xaru xwarin emzaf bikartinin. Kokavi tene xweye. Em çadı dibêjin dideman hade. Ez dixum anji ez naxum. Sê cüreyin lekerin pekati hene. Yek bi îne dixedin, yek bi andinê dixedin. û her wiha lekerin ku bi pêşkirê çêdibin. Hevano ye îne dixedin zaf hêsan. Em tenê îne davêjin û kok dimine destêmede. Wek mînak kelîn lêkera me ye. Gava em îne bavêjin destêmede tenê kel dimîne, kokawî. Gava ez bêjim av dikele, êdî ez wateya av niha dikeleyê didim. Anjî av nakele neyîniya wê. Wek gerîn, wek firîn, wek bezîn. Ev te mînakê vê cûreyî ne. Lêkerin ku bi andinê dixedin dîsa hêsanî reya wa em çi dikin andinê davêjin cihê de întînin. Êdî koka kelandinê dibe kelîn, ew dikelîne bu hevokekê dema niha. Em hevdû nexin kelîn koka kelandineye, kel koka kelîneye. Lêkerin ku bi pêşkirê çêdibin hinek diguherin. Hevano me asta yekem de me gelek car me binêwî xêz kir. Me got kurmancı de her tim ya giring lêkera me ya bingehîne. Ji ber vê yekê em qartafên kesane, qartafên demê an jî qartafên neyîniyê her tim tînin pêş ya an jî paş ya koka lêkera me ya bingehîn. Wek mînak. Vekirin ji kirinê bûye vekirin. Aslında kirin lêkereke dine, êdî ve hatiye pêşawî bûye vekirin. Ez çi dikim? Koka kirinê tenê kê ye, ji ber wî jî ez diye yani kartafa deman niha ez dixim vê derê nî ve û kê ye. Yani pêşkir û kê ye. Çawa çêbe tu ve dikî, ez ve dikim, em ve dikin. Her tim dikeve navberê. Her wiha kartafa neyînî jî. Tu ve nakî, ez ve nakim. Dîsa dikeve navberê. Lêkerên hevedudanê çawa bûn? Yek lêker hebû, yek jî cînav, daçekan pêveke nû hebû. Dihatin ba hevdû, lêkereke nû çêdkirin, me ji van re jî digot lêkerên hevedudanê. Wek mînak amade kirin, bala xwe bidin dîsa ji kirinê bûye. Ço gava me ev mijar dît, me got kirin an jî bûn, ji van gelek lêker çêdibin. Yek jî ev e amade kirin êdî lêkereke nû ye, ez dîsa kirinê dikişînim. Koka kirinê çi ye? Tenê kê ye. Gava ez bêjim em amade dikin. An jî ez amade dikim, tu amade dikî, an jî ez amade nakim. Hevano me ev sê cûreyên lêkeran. Me di asta yekem de cuda cuda, di dersên cuda cuda de me dît ûn jî dikarin li van bi berfirehê binerin û temasîn we hebe û dikarin çareser bikin. Arkadaşlar şimdiki zamanın kısa bir özetini geçelim. Şimdiki zamanda zaten 3 ders ayırıp çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük birinci kurda. Eğer eksiğiniz varsa önce o dersleri izlemeniz daha faydalı olacaktır. Fiilimiz nasıl çekimleniyordu? Leyker yani fiilimiz. Dı vardı şimdiki zaman eki. Koka demanha vardı. Koka demanha'yı da şöyle söylemiştik. Türkçe'de 2 tür kök var. Bir şimdiki zaman kökü, tıpkı burada olduğu gibi. Bir de geçmiş zaman kökü. Geçmiş zaman kökünü tüm geçmiş zamanlarda kullanıyoruz. Şimdiki zaman kökünü şimdiki zamanda, gelecek zamanda ya da birçok tipte kullanıyorduk. Ondan sonra da kişi eklerini getiriyoruz arkadaşlar fiilin sonuna. Burada 3 tür fiil görüyoruz. Bunların her üçünde birinci kurda ayrı ayrı çok geniş bir şekilde işlemiştik. Haru yani sade fiil örnek olarak harinin yemek yemek fiilini verebiliriz. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue.
Bakın, önce zamirimizi kullanıyoruz. Ben için es. Şimdiki zamanda da geniş zaman aynı şekilde oluşuyordu. D getiriyorum. Kökü getiriyorum. Ve ez için olan kişi ekine ez dihum, ben yiyorum oldu. Türemiş fiillerde işimiz biraz daha kolaydı. PKT yani türemiş fiillerde. Çünkü bunlarda kök bulmak daha kolaydı. Örneğin kelin yani. Bu ne? İnle biten bir fiil grubuna giriyor değil mi? Ne demiştik? İnle biten bütün fiillerde sondaki ini atarak kökü elde ederiz. Her ne kadar sade fiillerde kökler düzensizse de bunlarda ini atarak direkt kökü elde edebiliriz. Buna örnek olarak frin uçmak verebiliriz ya da yarın gezmek verebiliriz. Gazin koşmak verebiliriz. Kelinden in atınca elimize kel kaldı kökü, kaynamak fiilinin kökü. Avdı kele dediğimde artık su kaynıyor demiş oldum. Eğer bir fiil andın ile biterse andını ine çevirerek yeni fiil kökünü oluşturabiliyoruz. Kelandığında kaynatmakta andını atıyoruz. Yerine in getiriyoruz. Kelin artık kelandın fiilinin, kaynatmak fiilinin kökü oldu. Evdi kelin ne dersem o kaynatıyor olmuş oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi verelim. Ne demiştik? Eğer bir fiil inle bitiyorsa işte kaynamak, kızarmak, gezmek, uçmak, koşmak gibi kendi kendine olma anlamı var biraz. Eğer andınla bitiyorsa biz o fiili geçişli yapıyoruz. Kaynatmak, kızartmak, gezdirmek, hep fiilin sonuna andın ekleyerek bu şekilde dönüştürebiliyorduk. Dediğim gibi bunları çok ayrıntılı görmüştük zaten. Örnek alarak oluşmuş türemiş fiillerde ise durum biraz daha değişiyordu. Çünkü ne demiştik? Kürtçe'de her zaman önemli olan asıl fiildir. O yüzden biz çekimlerken fiilleri asıl fiil kökünün önüne getiriyoruz eklerimizi. Ve kırından oluşmuş, yapmak fiilinden oluşmuş yeni bir fiil, açmak fiili oldu. Ben dedim ki her zaman asıl fiil önemli. Kırın fiilinin kökü, yapmak fiilinin kökü sadece ke. O yüzden ben zaman ekini ya da olumsuzluk ekini ya da kişi ekini hep k'nin önüne ya da arkasına getiriyorum. Benim için her zaman önemli olan asıl fiilim. Burada ve sadece bir örnek. Belli başlı örnekleri de görmüştük. Mesela ve kırın var. Ra vardı, ra kırın gibi. Hıl vardı, hıl kışın gibi. Bunları zaten artık aşina oluyoruz. Birkaç tane var, çok fazla yok. Yine dediğim gibi PKT konulu derste, birinci kurda bunların hepsini ayrıntılı görmüştük. O zaman ben tu ve the ki dersem sen açıyorsun demiş oluyorum. D'yi nereye getiriyorum? Asıl fiilimin önüne getirmiş oluyorum. Evet, dudani birleşik fiil. Bu da nasıl oluşuyordu? Bir fiil, onun yanında ya bir kelime olur ya bir edat olur ya da bir zamir ya da birkaçı birden olmuş oluyor. Ve bunların hepsi bir araya gelip yeni bir fiil oluşturuyor. Burada da kırından oluşmuş bir fiil var. Kırın yapmaktı. Amade kırın hazırlamak oluyor artık. Yine kırını çekin diyorum. Asıl fiil kırın olduğu için. Şuradaki mantık gibi. Em amade dikın dersem biz hazırlıyoruz olmuş oluyor. Hepsinin olumsuzunda ne yapıyoruz? D'yi kaldırıp yerine na'yı getiriyoruz. Ezduhum, nahum, avdikele, avnakele, evdikeline, evnakeline, tuvvediki, tuvvenaki, em amade dikin, em amade nakın gibi. Bu da şimdiki zamanın özetiydi. Nahaceme derbası dema bey bibin. Dema bey de işte kuem dema nahahim bibin kareme hesantre ciberku disa koka dema nahaye. Leker çava pekte edidicihe dıye de bı heye. U koka dema naha heye. Disan koka dema naha bıkartini. U kartafa kesane heye. Çoğu me kalsek bere me ev leker ditibun. Koka vacime ditibun. Naham teni minakem van bınerin. Çava çedbe dema bede gavaz beşim eze bukhum. Dvırda de anjime gotu bu ve eftef dema bede deyim karani. De em diğer atkın cevideci. Bu dinin lekerame der kere peşeme. Eze bukhum. Anji neynya ve çubu eze nehum. Av de bükele. Av de nekele. Ewe bikeline, ewe nekeline. Tuye beki, tuye beneki. Hevanı dvırda şehine kıraştı göre, evneka bu hemen şekli çedbin le gaval le kerek bu peşkireki çebe
em kartefa bıye bıkar naynen. Ya bıraksi gelekes devoka xoda bıkartine em ne bejin evci şaşın le di standart de em musa kabul dik. Yani kartefa bıye em bıkar naynen. Wek tuye veki, ezi çekim, evi raze, vi şekli. Hevacudan hiç disab hemen şekli emi amade dikin. Wek min got yani pişti kam koka deman hahim bibin ediyedin hesanın. Zapçık naguhere em disaj birnekin neynya ve gneye çetbe. Hemut işten kubu bıye çetbin meçi dikir bıye davet cevide nedani. Wek tini necbo demabe. Gava ferman edecim. Gava zbejim ve xwarnê bixwe ez karim dîsa bêjim nexwe neyniyavi. Yani ez bûyê her tim davêjim cêwide nedînim. Evet arkadaşlar gelecek zamanı da biraz özet geçelim. Burada eğer şimdiki zamanı iyi anlarsak işimiz çok kolay çünkü aynı kökü kullanıyoruz. Kokademanaha yani şimdiki zaman kökünü kullanıyoruz. Bir iki farklılık var. Tabii ki gelecek zaman olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? G'yı atıyoruz, yerine b getiriyoruz. Şimdiki zaman kökümüzü kullanıyoruz ve bir de kişi ekimizi kullanıyoruz. Bunların az önce köklerini tek tek ele almıştık. Bir de arkadaşlar gelecek zamanda bizim bazı edatlarımız var, zaman edatları. Gelecek zaman için e, d ya da burada yazmıyor ama v, bunlardan bazıları hepsini kullanabilirsiniz. E en yaygın olandır. Eze, bakın burada d'yı attım artık b getirdim. Eze buhum dersek ben yiyeceğim oldu. Av, de, bükele. Ne yapıyorum? D'yı atıyorum. Yerine b getiriyorum. Ya da eve bükelinle, o kaynatacak. Tuye veki, sen açacaksın. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herhangi bir b eki yok. Bunun sebebi ise yine birinci kurda ayrıntılı gördüğümüz bir nokta. Eğer bir fiil örnek alarak oluşmuşsa b'yı atıyorduk. B'yı atıyorduk. Olumsuzda yine kullanıyoruz. Tuye venekki olumsuz hali. Burada olumsuzluğu belirtmek zorundayız. Ama b'yı kullanmıyoruz. Kullanan bir sürü kesim var aslında ama standart olarak bunu kabul ediyoruz. Bunu tercih ediyoruz. Bileşik fiil yine aynı şekilde. Kök değişmiyor, hiçbir şey değişmiyor. Eme amade bakın dersem biz hazırlayacağız demiş oluyorum. Peki. Disa me ev mücacı biber frehidit bu. Tavangan nafkri. Em hinek jijyana xamina kabidin. Ve kavaz beşim teçavi, bavi ez fem dikim ku evve keseke jine. Yani meye zayandavi. Bakılır. Meye. Herkes bu xazım cihe ve de nav bikar binim. Ez beşim mesela vek minak zozan. Herkes beşim keça zozan efnek gem dimine. Çiber ku divez ve deri bıtavinim. Çima dive bıtavinim mev cidiyeti bu. Zirave kandeya duyam her tin dıtave. Nexwazi çawa beşim ez zozane bıtavinim. Ez beşim keça zozane. Çima ez e'yi bıkartinim. Çuveye edi bu keça zozane. Bu hemen şekli herkes disa jimbe yani mebe. Bave sultan na. Bave sultane. Herkes beşim keçavi anji bavi ez vi fem dikim ku ev kes mere. Zayandavi ner em mutabeyşin. Herkes bu xazım cinavna nav bikar binim. Yani ez nav bilim, ez ne beşim vi. Ez diyar bikim ku ev kes kiye. Ez çava beşim keça adar na, keça adari. Disa juye ide ute heyvanlar dıtavine. Bu hemen şekilde bave hogr neraste bave hogri diyen dıtavine. Hevano megotu bu peşi kartafa yani tavangan nir ne mecburiye. Peşi ne mecburi bu. Le edi mecburiye edem baldar bubun uem bikar binin. Jibo pırjimari disa minaken xobinerin keça wan anji bave wan. Ez fem dikin juane fem dikin ku ev kes pırjimare. Ez kara dusya kesa dikim ez bejim keça wan anji kala bave disa dusya kesan dikim de bejim bave wan. Herkes bu fazın ciye wan wane de nav bikar binim. Bak ez bejim mevan.
keçam mêvan na neraste divez bitewînim û bêjim keçam mêvanan. Bavê zarok neraste divez bêjim bavê zarokan. Ev an ji kurtê dîsa ji wanê an tê. Em di vir de jî dibînin şwe. Di vir de mantıqeke wisa dikarin çekin. Wek gava em rû bi kesek hemberî me be em nabêjin keça tu. Em dibêjin keça te. An dibêjin keça min. Divêm teqez bitewînin. An dibêjin keça we. Ez ê vê tewangê çawa diyar bikin di navan de? Pêşî bifikirin û ditewînin an na. Heke em bitewînin divê hûn navê jî bitewînin û hûnê çawa bitewînin bi kartafên tewangê bitewînin. Evet arkadaşlar, yine birinci kurda çok geniş bir şekilde gördüğümüz bir konu var burada, büküm kavramı. Büküm kavramının üstüne ayrı olarak bir ders yapacağız. Hatta 10. dersimiz, bu kurun son dersi bunun üzerine. Çünkü çok önemli bir konu. Şimdilik ipucu vermesi için bunu söyleyebiliriz. Eğer ipucudan fazlasını istiyorsanız yine bununla ilgili ders izleyebilirsiniz. Ne demiştik? Tamlamalarda son kelime büküme uğruyordu demiştik. Keça ve ya da ba ve dersen, bakın bükümlü zamirleri kullandım. Onun kızı, onun babası demiş oluyorum. Burada onun dediğim o kişisi bir kadın. Çünkü kadın için olan büküm zamirini kullanmışım. Peki ben burada zamir değil de isim vermek istersem, o kişinin ismini belirtmek istersem nasıl söyleyeceğim? Örneğin burada iki örneğimiz var. Zozan, Sultan, ikisi de kadın ismi. Keça Zozane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Ya da Bave Sultane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Keçavi ya da Bavevi dersem anlıyorum ki o, yani vi dediğim kişi bir erkek. Çünkü erkekler için olan bükümlü zamiri kullanmışım. Peki ben yine bunun yerine isim kullanmak istersem Keça Adari ya da Bave Hogri, yani bu isimleri büküme uğratmak zorundayım. Bir de şöyle bir şey demiştik. Önceden bu eril büküm eki zorunlu değildi. Yani biraz inisiyatife bağlıydı, opsiyoneldi. Ancak artık o kural değişti ve bunları mecburi tutuyoruz. O yüzden bir sürü kişi, yani kullanmayan bir sürü kişi görebilirsiniz çevrenizde. Ama dediğimiz gibi yani artık kullanılıyor. Eğer kastettiğimiz kişiler, yani onların dediğimiz çoğul, yani onlar diyorsak çoğulsa nasıl söyleyeceğiz? Keçawan, onların kızı, Bavewan, onların babası. Benim yine isimlerde bu çoğulluğu vermem gerekiyor ve yine bükmem gerekiyor ikinci konumda olduğu için. Keçam mevanan dersem misafirlerin kızı, Bave Zarokan dersem çocukların babası. Arkadaşlar az önce o elma örneğinde verdiğimiz gibi hani dedik ya elmanın, elmada, elmadan, bunları söylerken hep büküm halini kullanıyoruz dedik. Bakın buraya Zozan'ın, Adar'ın, misafirlerin diyoruz. O un halini kullanıyoruz. Bu yüzden büküm halini kullanmak zorundayız. Evet. Şimdi nesne durumuna geçeceğiz. Bunları bir tekrar ettik. Çünkü artık göreceğimiz şeyler bu üç konuyla ilgiliydi. Em binerin çi dibêje, di dema niha û dema bê de bire ser ditewe. Hevano di dema niha û dema bê de. Ancî gava ez, tu, ew, em, hûn, ew. Gava ez van bikarbînim, yani ez vaneka xer û bihêlim, divê biresira min, ango nesneya min, objeya min, her tim bitewe. Du heb xer û nayên ba hevdû, du heb tewang nayên ba hevdû. Em dîsa astektin me hin mînakan dabû, em dîsa li ser wan bisektin, êdî me koka wan tevî fêm kir ez bawer dikim. Herkes bêjim ez dixwim, tamam ez dixwim êdî, em hîn bûne çawa ketbe. Lê herkes tiştê ku dixwim bixwazim diyar bikim. Sêv wek mîna. Divê ez bêjim ez sêvê dixwim. Divê ez bi serê bitewînim. Min bi çi tewandiye? Bi qartafa tewangê tewandiye. Ez sêvê dixwim. An jî di dema bê de ez ê sêvê bixwim. Divê em êdî bi vî şeklî bêjin. Em neka xerûne di heb xerû nayên ba hevdû. Divê yek tewan dibe, di dema niha û dema bê de jî bire ser ditewe. Kelandin. Kelandin. Heke tu dikeline tamam mevdî. Divir de pûskek ne? Lê hekez bêjim av, ev tişta ku dikele av be, divê ez bêjim tu avê dikelînî. Tu av dikelînî
kem demine, hinek şaş demine. Tu ave dikelini. Anji tuye bikelini demabeye, tuye ave bikelini edev dvırda bireser tavuyaye. Hevanı bla balava bikşine melekera keline dedi bu le dvırda cihnagre. Kelin, çberko emnin karın beçin. Ev leker bireser nagre, ne gergöhese, emi berfreyi disa veren serbemişari. Disa lekera vekrine, ev vedike tamam, mefhem kir. Herkes pace bikarbinin dvezbecim ev paceye vedike. Hatta da devokamede edf buye vek emdibecin ev pace vedike, es pace vedikim, bu pace vedike, vek pace, emu sadbecin, yabranseş vırde, kok paceye, o em be'ye ditavine. Didema bedeşi, tuye paceye veki, disa dvez bitavine bire serahvar. Em amade dikin, tamam, dıvırda tişektüneye, leheke bireser hebe, em şiv amade dikin na, em şive amade dikin. Anji ninyavi em şive amade nakın. Eme amade dikin, meevdit, leheke bireser hebe, eme şive amade dikin. Yani disat tişten me be'ye ditavun, tişten ner be'ye ditavun, tişten pırıcımarçı be'ane ditavun. Vak minak eskan vırda becim es sevan duhum. Eke sevceke zaftır bez becim es sevan duhum. Mesela es du sev buhum es becim es sevan duhum. Anca ez sevan buhum. Ve esertin bıtavine. Arkadaşlar burada çok önemli bir not var. Deman hav dema bede breser ditave. Yani diyor ki şimdiki zaman ve gelecek zamanda nesne büküme uğrar. Şöyle söyleyelim. Şu anda bu zamanlarda hep işte es, tu, ev, em, hun, ev yani yalın zamirleri kullanıyorduk. Zamir yalın olduğu zaman nesne bükümlü halde olmalı. Yani iki tane yalını yan yana kullanmıyoruz. Aynı şekilde iki tane bükümlü halde yan yana kullanmıyoruz. Bu söylediğim şimdilik biraz havada kalabilir. Geçmiş zaman konusuna geçince orada daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Örneklerimize bakalım. Ez duhum az önce gördüğümüz gibi ben yiyorum. Bunda bir şey yok. Ama ben yediğim şey elma ise ben elmayı yiyorum demem gerekiyor. Ne dedik? Elmayı anlamını vermek için hep bükümlü halde kullanıyoruz. Ez SV duhum. Burada elmanın cinsiyeti dişil kabul edildiği için şuradaki dişil olan eki kullandık. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde gelecek zamanda yine büküme uğratmam gerekiyor. Eze SV buhum. Ben elmayı yiyeceğim demem gerekiyor. Kelandın fiilinde bakalım tudu kelini tamam burada her şey normal. Ama o kaynayan şey su ise benim demem gerekiyor ki sen suyu kaynatıyorsun. Tu ave dikelini. Tu ave dikelini. Bakın biri sade biri bükümlü. Ya da tuye bikelini sen kaynatacaksın. Tuye ave bikelini sen suyu kaynatacaksın. Arkadaşlar ilk o fiil grubunda kelin kaynamak fiili de vardı. Ama mantığını siz de kurabilirsiniz. Kaynamak geçişli değil. Yani nesne almıyor. O yüzden ben nesneyi büküme uğratamıyorum o tür fiillerde. Şu anda elimde bir nesne yok. Kelin fiili için, kaynamak fiili için söylüyorum. Hani neyi kaynamak, işte kimi kaynamak, bu soruların cevabı olmadığı için onu geçişsiz kabul ediyoruz ve nesne almıyor fiil. Ama kelandın kaynatmak, neyi kaynatmak, suyu kaynatmak, çorbayı kaynatmak bunların cevabı var yani bu geçişli bir fiil. Vekirin açmak fiili evvedike. Yine bunda bir problem yok. O açıyor. Ama nesne kullanacaksam ev paceye vedike. O pencereyi açıyor. Tuye veki sen açacaksın. Tuye paceye veki sen pencereyi açacaksın. Em amadedekin biz hazırlıyoruz. Eğer orada yine nesneyi belirteceksem em şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlıyoruz. Ya da eme amadedekin gelecek zaman cümlesi biz hazırlayacağız ama eme şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlayacağız demiş oluyorum. Arkadaşlar şimdi el seve duhum dersek az önce söylediğim şey ben elmayı yiyorum. Burayı anladık artık. Ancak burada elmayı dediğim şey belirli değil mi? Hangi elmayı yediğim belli. Çünkü çok spesifik konuşuyorum. Ben elmayı yiyorum diyorum. Ne bınafkiri, tavanga ne bınafkiri değilse artık
o herhangi bir elmayı ya da bazı elmaları o belgesizlik haline vereceğim. Yani bu slaytımıza o belgesizliği vermeyi öğreneceğiz. Zaten yine ilk kurda artık çok üstünden geçmiştik bu bnafkri, ne bnafkri, belirtili belgesiz, belirtili belgesiz. Bunları öğrenmiştik. Sanırım çağrışım da yapıyordur. Şimdi tek tek bakalım. Seve duhum. Ben elmayı yiyorum. Bunun İngilizce karşılığı da I eat the apple. Yani the dediğim şey burada çok artık spesifik, kastettiğim elma çok spesifik. Ama ben bunu belgesiz yapmak istersem, yani herhangi bir elmayı anlamını vermek istersem, nasıl söyleyeceğim? Es seveke duhum. Es seveke duhum. Ben herhangi bir elmayı yiyorum. Yani tabii ki bunun çevresi yine ben elma yiyorum. Ama böyle herhangi bir elma, hani hangi elma olduğu belli değil. Bunun İngilizce karşılığı da I eat an apple dediğimizde orada yani herhangi bir, hangi elma olduğu belli değil. Yeşil elma mı, kırmızı elma mı, tatlı mı, ekşi mi hiçbir şey belli değil. Bir belgesizlik var. Buradan neyi çıkarıyoruz? Bakın sev, elma kelimesi gördüğümüz gibi mor. Bunları da görmüştük değil mi? Bir şey mor olunca hemen dişil olduğu aklınıza gelecekti kelimenin. O zaman ne diyebiliriz? Dişil olan kelimeler için ya da şu e'leri benzetebilirsiniz. Şuradaki e'leri. Belgesizlik anlamını eke ile sağlıyorum. Eke ile sağlıyorum. Eğer nesnem erilse bunu nasıl yapacağım? Ezi hani bıkırım dersek ben evi alacağım. I will buy the house. Ben evi alacağım. O ev çok belli. Ancak ezi haniye ki bıkırım dersem o evin hangi ev olduğu belli değil. Ben bir ev alacağım ama hangi ev, nerede, büyük mü, küçük mü hiçbir şey belli değil. Bu belgesizliği şuradaki ekiyle sağlıyoruz. Bunun İngilizce karşılığına I will buy a house diyebiliriz. Şuradaki o anlamını, o belgesizlik anlamını veriyor. Tabii ki yine çağrışım yaptığı üzere ekler yekten geliyor ve bir anlamını veriyor. Yani tekillik anlamını veriyor. Peki nesnemiz çoğulsa nasıl yapacağız? Eğer belirtiliyse az önce gördük. Es sevaran benim, ben arkadaşları görüyorum. Burada hem çoğul yaptık hem de nesneyi büküme uğrattık. I see friends diyorum. Ancak ben bazı arkadaşları görüyorum demem için yine bükümlü hali ve belgesizlik halini kullanmam gerekiyor. Es hevalnan benim. Es hevalnan benim. Artık buradaki bu ınan, I see some friends, buradaki some anlamını veriyor. Yani bazı arkadaşları görüyorum. O bazı anlamını veriyor. Özetleyecek olursak arkadaşlar, eki, dişil ve tekil olanlar için kullanılıyor. Eki yine eril ve tekil olanlar için kullanılıyor. Inan ise çoğul olan durumlar için kullanılıyor. Şimdi bir de yine artık bizim klişemiz oldu. Bunların nereden geldiğine bakalım. Çok basit arkadaşlar. Ek, ın hep gördüğümüz şeyler. Biri ek, yekten geliyor, tekillik veriyor. In, hından geliyor, çoğulluk veriyor. Bizim o ilk gördüğümüz V'den E geliyordu, V'den I geliyordu, Van'dan An geliyordu. Tavanga bnafkiri yani belirtili bükmekleri. Bunlar yan yana gelerek belgesiz bükmeklerini veriyor. Ek ve E, eke, dişil ve tekil için. Ek ve I, eki, eril ve tekil için. In ve an, ınan, bu da çoğulluk için arkadaşlar. Nihayet derbasi hingariya xobibin ve kerga. Burada pır sene hunji hatta deste ve tahmin bikin bersi ve em behev dure çekin. Rengin şin qastan neritiye dike. Rengin morçi qastan metiye dike. Kamp hev dure binerin. Ez kes nabinim. Hevanu binerin burada kartafin tavange gavatına be ez kes nabinim. Water ne kim dimine usa kals dimine. Devez bresera xo bitawine. Burada breser şine ango evkes mere. Skala mere gitkim. Naxwaze çawa bêjim bi tawangên ne binavkiremî dakirin. Tawanga ne binavkiriyan çi bû? Ez kesekî nabînim. Arkadaşlar dedik ki ez kes nabinim, ben kimse görmüyorum. Ama ben kimseyi görmüyorum diyeceğim. Ve böyle kastettiğim kişi de herhangi bir, yani herhangi kimseyi görmüyorum. O yüzden ne yapıyorum? Bu arada maviyle belirttiklerim
Örneğin bu kez hem dişi olabilir hem eril olabilir. Mavi de belirttiklerim eril. O yüzden de eril olan eki getiriyorum. Em derbasiya duyan bibin ev legund ye. Em divir de em bitawînin. Em çima bitawînin hevano kabin erin me gotu bu her tim pişta çek ditawe. Pişta çek ditawe. Heke kemasiyan ve hebin تقز لأفصاي كان بنيرن شو وأنا قاعدين ندريشن وأفتشتين جرينجن هكذا بخازن زماني خو ببيش بخن أو لجوند يه هكذا في درجة نبينن هكذا بيشم أو لجوند إنسان ما يزافت بكارن لهوانو إيدي جوري رزمان نفكيمه تبهم تشتكي نولي زده بكن tam binirim bersifçiye أو لجوندكيه أو لجوندكيه Ez çi didim wataya ve li gundekî ama ew gund kîjan gunde em nizanin. Arkadaşlar burada yine ne demiştik? Edattan sonra mutlaka büküme uğruyordu. Ben büküme uğratacağım. Burada eril bir kelime görüyoruz. Mavi renkte belirtilmiş. Ew li gund, eğer ben li gundekî dersem o herhangi bir köyde. Daha doğrusu o bir köyde ama o köy herhangi bir köy. Karşıdaki bunu anlar yani o köyün belirsiz olduğunu. Em derbasiyasiyen bibin li malekemizin li ser paldank rudnim. Li malekemizin li ser paldank rudnim. Emi çi bikin paldank bitawînin. Ve emi dawanga ne bin afkirî bitawînin. Şoj rengê wî jî diyar e zayin dawê emi çi bêjin li ser paldankekê rudnim. Min ev mînak ji ber vê da hevano malekemizin divir de veqetandeke em vana ji bîr nakin divir de pişta çek tawîyaye ji ber wî jî qartafat tawan geldiye. Eke û eke li hevdû nexin. Evet arkadaşlar, burada bu örneği vermemin sebebi iki tür ek görüyoruz burada. Birincisi şurada vekatandek dediğimiz o tamlamalarda ilk kelimenin aldığı, hatta burada da vekatandek ne bina fikri, malekemazın yani herhangi büyük bir evde, ama bakın bu tamlamada ilk kelime ne dedik? Büküm hali her zaman ikinci kelimede olur ve edatlardan sonra da kelimelerimiz, isimlerimiz büküme uğruyor. O yüzden ser haldan keke dediğimde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Büyük bir evde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Büküm ya tamlamalarda ikinci pozisyonda ya da edattan sonra geliyor ve geldiği başka durumlar var. Bunu da büküm konu derse çok ayrıntılı göreceğiz. Brahim'in dejmire kras bikre. Ev diyare kubresere çi bikre kras bikre. Bersifeye. Le tiştek kemedi fırde deven bresere bitavinin. Cibarku dema beye, dema beyde breser bitavı. İbrahim'in dejmin re zayende krasi diyare nexwaz şava bêjim krasekî bikire. Ronahî dike tiştek bixwîne dîsa divê bitewe pozisyona breserê de dîsa ev jî dema beyan nêzik e. Ronahî dike zayende pirtûkê diyare pirtûkekê bixwîne me breserê tamam dîsa. Zilamekî xemgîn ji welat vedigere. Şu em hîn bûn pişta çek ji ditawe, em ê divir di tawanga nebin afkirî bikarbînin. Şu welat ew nêrî bersivê jî dizanin wek van beyanî. Ez ê bêjim çi zilamekî xemgîn ji welatekî vedigere. Min ev mînak çi ji bo vê da hevano zilamekî welatekî. Em du hep ekî dibînin lê li hevdû nexin. Zilamekî xemgîn divir de veqetandeke ji welateki divir tavange. Arkadaşlar burada iki tane eki görüyoruz. Yine bir tanesi o zilameki hemdin üzgün bir adam ama burada ilk pozisyonda olduğu için vakatandek almış. Burada ise edattan sonra geldiği için büküm eki almış. Ji welateki vetkere. Bir ülkeden dönüyor. Üzgün bir adam bir ülkeden dönüyor, herhangi bir ülkeden. Burada yine belgesizlik var. Eğer bunlarla ilgili eksiğiniz varsa bu anlaşılır bir şey. Çünkü birçok kişinin zorlandığı bir konu bu. O yüzden kötü de hissetmeyin. Üstüne gidebilirsiniz, çok ayrıntılı işleyebilirsiniz. Ya da böyle
kendi kendinize kodlayabilirsiniz. Benim hep söylediğim gibi işte ilk pozisyondaysa ve gatande kalır. İkinci pozisyondaysa da sondaysa tavan büküm haline alır. Ya da işte edattan sonraysa büküme uğrar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz bunları. Hevalin heca em hatin daviya vaneye xwe hêvî vaneye ke bi kêrhatê bu sûda var bû heta vaneye ke din xwe baş binêrin bi hêviya hevditine. Gelê hevalên hêja û xêratên fêrga Kurdî ev waneya duyem a asta duyeme vê waneyê de em ê hin gihanekên bingehîn bibînin. Gihanek çi bû pêşiyan bersiva vê pirsê bidin. Gihanek hevalino hevokan an jî peyvan bi hevdûre girê dide. Yani em tiştên kin em bi saya gihanekan êdî dirêj dikin, hevokên dirêj kompleks saz dikin. Di vê waneyê de em ê gihanekên demkî binêrin. Yani ji aliyê demê ve em ê bi hevdûre girê bidin. Arkadaşlar kurun ikinci dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde bazı temel bağlaçları öğreneceğiz yine. Bu bağlaçların görevi zamansal olarak bir mantık kurarak cümleleri birleştirmek. Birazcık özet verecek olursak arkadaşlar. Örneğin piştiku, piş zaten bunu bağlaçlarda da edatlarda da görmüştük. Piş tek başına hem sırt demekti hem de sonra anlamını veriyordu. Sonra, arka anlamını veriyordu. Eğer ben piştiku dersem artık konum olarak değil, zaman olarak sonra anlamını veriyorum. Bu İngilizce'deki after'a karşılık geliyor. Aynı şekilde beri önce anlamını veriyor. Önce anlamını veriyor. Ben beriku dersem artık zamansal olarak önce anlamını vermiş oluyorum. Bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Demaku ise arkadaşlar, dem zaten zaman demekti. Aynı anda olan eylemleri birleştirmek için kullanıyoruz. Yani aynı anda oluyor. Biri önce, biri sonra değil. Bu da İngilizce'deki when'e karşılık geliyor. Hani biz Türkçe'de diyoruz ya, sen geldiğinde ben gidiyorum. O dığında, diğinde biraz bu anlamı veriyor. Niham derbasi wanaya xwe bibin. Pêşî piştîkûtê em li hevoka xwe binêrin. Ez ê biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Binêrin. Ya yekem çi ye? Çûna malê. Ya duyem çi ye? Xwarina şîvê. Ez ê niha vaneka bi hevdûre girê bidim. Pêşî çûna malê çê dibe ne wisa? Ez ê bêjim piştî ku ez biçim, piştre çi çê dibe? Xwarina şîvê çê dibe. Ez ê şîvê bixwim. Pêşî diçim, piştre dixwim. Piştî ku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Ew ki binêrin bala xwe ji aliyê rêzmanê ve bidin, divir de ê tuneye, divir de ê tuneye ji ber ku ev ne demeydi. Ev ne deme. Piştî ku ez biçim malê. Dur de ez dîsa referansek diyar dikim. Kîjan deme, ez ê şîvê bixwim. Ev deme. Ji ber vê jî ez divir de dema bê bikartînim. Arkadaşlar piştiku dedik ki zamansal olarak sonra anlamını veriyor. İlk cümlenize bakalım. Ez ê biçim malê. Ben eve gideceğim. Ez ê şîvê bixwim. Ben akşam yemeğini yiyeceğim. Önce hangisi oluyor? 1 numaralı eylem eve gitme durumu oluyor. Daha sonra da 2 numaralı eylem olan yemek yeme durumu oluyor. Yani birden sonra 2 geliyor. Ben piştikuyu sonra anlamını ne zaman kullanacağım? Birden sonra kullanacağım. Bu yüzden ben bu cümleyi nasıl söylüyorum? Eve gittikten sonra yemek yiyeceğim. Peki bunun Türkçe karşılığı ne? Piştiku ez biçim mali, ez ê şîvê bixwim. Gramer olarak da inceleyelim. Arkadaşlar eve gittikten sonra burada bir zaman kavramı yok artık. O yüzden bakın eze, piştiku eze biçim demiyoruz. Buradaki gelecek zaman anlamını veren e'yi kullanmıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz bunu? Yemek yiyeceğim dediğimiz zaman o gelecek zaman ifadesini veriyoruz. Yani bu tam bir gelecek zaman cümlesi. Bu ise yine daha önce de çok defa gördüğümüz bu ile yapılan bir tip arkadaşlar. Ayrıntılı örneklere bakalım. Hevalno em binêrin, limîna kan binêrin. Piştîku ez bixebitim, ez ê bêhna xwe vedim. Pêşî ez dixebitim ne wisa? Pêşî dixebitim, tiştre bêhna xwe vedim. Ev ya yekem e, ev ya duyem e. Piştî ya yekem, ez ya duyem çê dikim. Piştîku ez bixebitim, ez ê bêhna xwe vedim. Dîsa binêrin, divir de dem tune ye, divir de dema bê heye.
Pişti ku ez Spartaka xwe çêkim, ez ê rakevim. Ev ya yekeme çêkirina Spartakan, ev ya duyeme raketin. Pişti ya yekem ya duyemde. Ez ê çawa bêjim? Pişti ku ez Spartaka xwe çêkim, ez ê rakevim. Dîsa divirde ê tune ye, ev hevoka demabê ye, ev lêkereke her du jî lêkerên pêk hatîne bi pêşkiran çêdibin, divan de bi dikete vano. Piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Ev ya yekeme, ev ya duyeme. Piştî vê ez ê ya duyem çêkim. Ango, piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Piştî ku ez te bigerim, ji malê derkeve. Ya yekem gerîne, ya duyem derketine. Piştî ku ez li te bigerim, piştî ya yekem ya duyem hat. Dîsa ev bibûye çêbûye, ev lêkereke bi pêşgirê çêbûye pêk hatiye û bi divirde ketiye, derketin. Piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Ya yekem çi ye? Paqijkirin e. Birayê min pêşî paqij bike. Ya duyem çi ye? Qehwekî çêke. Ez çi dibêjim? Piştî ya yekem ya duyem tê. Piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Arkadaşlar gördüğünüz tüm cümleler piştî ku, yani bu yapıldıktan sonra bu olacak gibi bir cümleler. Hepsinde dediğimiz gibi piştî ku ile kullandığım, yani bu bağlaçla kullandığım cümlelerde bir zaman kavramı yok. O gelecek zaman kurmadım bunlarla ilgili. Hepsinde ikinci cümlede var. Hepsinde birinci eylemden sonra ikinci eylem gelecek. O yüzden birinci eylemden sonra ben o sonra ifadesini kullanıyorum. Örnek verecek olursak, piştî ku ez bixebitim, ben çalıştıktan sonra ez ê bêhna xwe vedim, dinleneceğim, ben dinleneceğim. Piştî ku ez Spartaka xwe çêkim, ödevimi yaptıktan sonra ez ê rakevim, uyuyacağım. Piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, koronavirüsü bittikten sonra ez ê bigerim, ben gezeceğim. Piştî ku ez te bigerim, seni aradıktan sonra ji malê derkeve, evden çık. Bakın bu da bir emir cümlesi. Gördüğünüz gibi gelecek zaman olmak zorunda değil. Ama bildiğimiz bir kalıp olması lazım. Burada örneğin emir cümlesi var. Bunları da görmüştük. Nasıldı mesela? Emir cümlesi de bu ile oluşan bir yapıydı. O yüzden örnek alarak oluşmuş. Fiillerde o bu düşüyordu. Derkeve. Burada artık bu'yu görmüyoruz. Piştî ku birayê paqijî bike, abim temizlik yaptıktan sonra ev ji min re qehweyekî çêke. O bana bir kahve yapacak. Yine burada gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Yine gelecek zaman da bu ile oluşan bir yapı, fiilimiz. O yüzden örnek aldığı için çêkirin, kırından çêkirin olduğu için buradaki bu düşmüş artık. Bunu ayrıntılı görmüştük kırın ve çêkirin, değil mi? Her ikisi de yapmak demek oluyordu. Ama kırın İngilizce'deki do'ya benziyor. Çêkirin ise İngilizce'deki make'e benziyor. Türkçe'de ikisini de yapmak diyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Çêkirin'da bir şeyi sıfırdan yapıyoruz, üretiyoruz gibi. Yani olmayan bir şey yapıyoruz gibi. Örneğin kahve. Kahve önce ortada yok, bir emekle biz onu yapıyoruz. Kırın ise normal böyle spor yapmak gibi olan yapmak eylemi. Aralarında böyle bir fark var. Yani her ne kadar Türkçe çevirdiğimizde ikisi de yapmak olsa da iki fiilin mantığı birbirinden farklı. Tıpkı İngilizce'deki gibi. Nahalcan varım berikuye. Em disal hemen hevokebilirim. Ez ê biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Pêşiya yekem çi ye? Ez ê biçim malê, çûna maleyê. Ya duyem çi ye? Pişt ez çi dikim? Şîv dixwim. Ez ê şîvê bixwim. Heke piştî ku bûya, mê bigota piştî ku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Me vê derê fehm kir. Niha ez çi bêjim? Ez ê bi berîkuyê bêjim. Berîku ez şîvê bixwim, ez ê biçim malê. Berîku ez şîvê bixwim, ez ê biçim malê. Ez ê kengê biçim malê, berîku şîvê bixwim, ez ê biçim malê. Evet arkadaşlar, şimdi de bu Türkçe karşılığı önce anlamına gelen berikuyu görüyoruz. Dedik ki bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Aynı cümleden devam edelim. Ben eve gideceğim, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Şimdi önce dedik ki ben eve gittikten sonra akşam yemeğini yiyeceğim. Burada da diyeceğiz ki ben akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Tamamen ters mantık birbirine. Önceden ne oluyordu?
birden sonra kullanıyorduk. Yani sonra anlamını vermek için. Şimdi ise 2'den önce olmasını bastıracağız. İkinci olaydan önce olmasını bastıracağız. Bunu neyle sağlayacağız? Beriku ile sağlayacağız. Beriku ez şive buhum. Akşam yemeğini yemeden önce. Eze biçim mali. Ben eve gideceğim. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Burada zamansal bir kavramdan çok bir kip var. Burada ise gelecek zaman var. Akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Ne yaptık? 2 tane farklı cümleyi zamansal mantığına göre birbiriyle birleştirdik. Daha uzun, kompleks bir cümle kurduk. Nihalci em li minakem berikuye binerin. Beriku deyam biçe suke evi biçe mala ciranan. Kabnerin. Peşi çıdık evde. Peşi çıdıke. Deven ve binin. Peşi diçe mala ciranan. Pişracı diçe suke. Kabnerin. Beri biçe suke diçe mala ciranan. Emi çağa grebidin. Beriku deyamın biçe suke evi biçe mala ciranan. Disa ciheku bu kahane geçettin demek diyar nakın. Ya hevoka diyem demek diyardike. Beriku ez razım, divi ez vi kari bikadinim. Beriku ez razım, bey razına xwe, divi ez vi kari bikadinim. Beriku tu weri li min bigere. Tu hê nehatiyî, lê beriku tu werî li min bigere. Hê hatina te çêne bûye, tu hê nehatiyî, lê li min bigere piştre ji tê werî. Ez bawer dikim meydî ev der me fehm kir. Berî ku zivistan were, em ê hin amadehiyan bikin. Pêşî em amadehî dikin piştre zivistan têne wisa. Berî ku ew zivistan were, em ê hin amadehiyan bikin. Dîsa divir de tiştekî demkî tune divir de heye, dema bê heye. Hevoka din, berî ku ez te bixim, bicehme ji vir. Berî ku ez te bixim, hê mil te nexistiye. Berî ku ez te bixim, bicehme yani here ji vir. Evet arkadaşlar, şimdi de o önce anlamına gelen örneklere devam ediyoruz. İlkinde olduğu gibi, piştikuda olduğu gibi burada da bağlaçla kullandığımız kısım bir zamansal ifade belirtmediği için burada o e'yi kullanmayacağız. Daha doğrusu gelecek zaman ifadesi belirtmiyor. O yüzden gelecek zaman cümlesi kurmayacağız bunlarla birlikte. İkinci cümleyle kuracağız. Örneklere bakalım. Beriku diyamın biçe suke, annem çarşıya gitmeden önce evi biçe mala ciranan, o komşuların evine gidecek. Önce komşulara gidiyor, sonra çarşıya gidiyor. Çarşıya gitmeden önce komşuların evine gidecek. Tam olarak bunu söyledim. 2'den önce olan olayı söyledim ve ikinci olaydan yani çarşıya gitmesinden öncesini vurguladım Beriku ile. Beriku ez razım divez vikari bikadinim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Razan örnek alarak oluşmuş bir türemiş fiil. O yüzden b'yi burada görmüyoruz. Burada ise normal the ile oluşan bir cümle var. Tıpkı az önce emir kipi olan cümle gibi. Beriku tu veril min bigere, gelmeden önce beni ara. Şimdi bir gelmesi var, bir beni araması var. Benim istediğim ne? Öncesinden beni araması. Yani burada 1 dediğim olay araması, 2 dediğim olay gelmesi. 2'den önce diyeceğim yani gelmeden önce bunu vurguluyorum. Beriku tu veri. Gelmeden önce limin bigere beni ara. Beriku zivistan vere emihin amadehiyan bakın. Kış gelmeden önce bazı hazırlıklar yapacağız. Kış gelmeden önce. Önce hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra kış geliyor. Birinci olay hazırlık, ikinci olay kışın gelmesi. Kış gelmeden önce yani ikinci olay gelmeden önce bir olacak. Emihin amadehiyan bakın. Beriku ezde bıkım bücehmecvir. Seni dövmeden önce bücehmecvir biraz idiom böyle yani defol buradan anlamına geliyor. Seni dövmeden önce defol buradan. Bunu söylüyorum. Yine seni dövmem örneğin bu cümlede sonra olacak bir şey. İkinci olay. O yüzden o ikinci olaydan önce defolması. O yüzden ne diyorum? 2'den önce yani seni dövmeden önce diyorum burada. Emwerin demakuye. Med astaya kem de evmişar diyeti bu. Men naha cardin lebineri. Ligori mantığa demeye mi bineri. Este dibinim.
Ez kêfxweş dibim. Hevan û divan her du hevokan de jî em ê niha vaneka girê bidin. Lê di her du hevokan de jî ez naxwazim binê kîjan pêşî çêbûye kîjan piştre çêbûyê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim her du di heman demê de çêdibin. Dîtina min û kêfxweşiya min. Bi hev re çêdibin. Ji ber wî ez wek kîjan pêşî kîjan piştre wek vê nanêrim yani. Ez wek heman demê de çêdibin lê dinêrim û çawa dibêjim dema ku ez te dibînim ez kêfxweş dibim. Arkadaşlar bu demaku zaman anlamı aynı zamanda oluşma anlamı veriyordu ve birinci kurda bunu görmüştük. Biraz değinmiştik buna. Cümlelerimize bakalım. Ez te dibînim, ben seni görüyorum. Ez kêfxweş dibim, ben mutlu oluyorum. Arkadaşlar bakın ben seni görüyorum. Ne oluyor burada? Nesne büküme uğruyor. Ne demiştik? Şimdiki zaman cümlesinde ya da geniş zaman cümlesinde ya da gelecek zaman cümlesinde nesne büküme uğrar demiştik. Bükümlü halde kullanılır. Burada da örneğini görüyoruz zaten. Şimdi zamansal olarak bakalım bu iki kavrama. Seni gördüğümde mutlu oluyorum. Tam olarak demek istediğim şey bu. Bunu nasıl birbirine bağlayıp tek cümle yapıyorum? Demaku ile yapıyorum. Demaku ez te dibînim, seni gördüğümde ez kêfxweş dibim, mutlu oluyorum. Bunu gava ile de söyleyebiliriz. Bu da çok yaygın. Gava ez te dibînim, ez kêfxweş dibim. Bu diğerlerine nazaran biraz daha Türkçe mantığa yakın yani. Nasıl şöyle ki burada belirtmek istediğim, altını çizmek istediğim şey hangisinin önce ya da sonrası olması değil. Altını çizmek istediğim şey o seni görünce mutlu olmam, aynı anda olmaları, mutluluğumun o seninle gelmesi. O yüzden burada hangisi önce hangisi sonrası diye bakmıyorum. Direkt seni gördüğümde mutlu oluyorum diyorum. Nihalci em minaken dema kuyebinerin. Dema biharte kulilk vedibin. Divir ya giring bomin kîjan pêşî, kîjan paçî ne eve. Ew ve buna kulîkan bi biharê çêdibe eve. Ji ber vê jî ez bi dema kuyê vekirê didim û hevalino me gotibû ji bo dema kuyê bi taybetî ev ku hinek opsiyonel e me dastekem de gotibû û niha jî dibînin ji xwe. Ku tune ye. Hûn dikarin bêjin dema ku jî, hûn dikarin bêjin gava jî, hûn dikarin bêjin dema jî. Dema bihartê kulîlk vedibin. Mîna kadin dema ku em werin cem hev em ê hev du hem bez bikin. Dîsa ya giring kîjan pêşî kîjan piştre ne eve ya giring çi ye ew du bûye ji wek hevin ez bi nevê xêz dikim. Ji ber wî ez bi dema kuyê vekirê didim her du hevokan. Dema ku ez linçeyan dinêrim ez aciz dibim. Dîsa ya giring kîjan pêşî kîjan piştre ne eve ya giring aciziya min û nêrîna min a nûçeyan bi heman demê çêdibe. Eve ji ber wê ez dîsa dema kuyê bikartînim. Dema ku ez dengê diya xwe dibîzim ez pir kêfxweş dibim. Dîsa ya giring pêşî piştre ne eve ya giring çi ye kêfxweşiya min û işte bîstina dengê diya min e. Ev bi heman şeklî heman demê de çêdibin eve. Dema ku gundê min tê bîra min girî dikeve qirka min. Dîsa ez naxwazim bêjim pêşî işte girî ket qirka min an jî pêşî gundê min hat bîra min ez vanika naxwazim bêjim. Ez dixwazim bêjim yani heman demê de çêdibin ev tişt. Ne giringe kîjan pêşî kîjan piştre. Bu yer ji bo min giringin. Ji ber ez dîsa bi dema kuyê vekirê didim. Arkadaşlar şimdi dema ku ile ilgili olan cümlelere bakalım. Dema biharte kulîlk vedibin. Bahar geldiğinde çiçekler açar. Böyle söyleyebiliriz. Bunu dediğim gibi Türkçe mantığa motomot çevirebiliriz. Yani o dığında anlamını verdiği zaman kullanabiliriz dema kuyu. Burada ku'nun olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu birinci kurda söylemiştik. Ku birçok yerde opsiyonel aslında. Dema ku'da da hem dema diyebilirsiniz, hem dema ku diyebilirsiniz, hem gava diyebilirsiniz. Hep aynı anlamı verecek. Dema ku em werin cem hev, em hevdu hem bez bikin. Yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Bunu söylüyorum. Biz yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Burada öncesi hangi olay, sonrası hangi olay önemli değil. Önemli olan o yani hemen hemen aynı anda oluyorlar. Önemli olan bu. O yüzden önce ya da sonra diye altını çizmeme hiçbir şeyin gerek yok. Dema ku ez nûçeyan dinêrim, ez aciz dibim. Haberlere baktığımda aciz dibim nasıl çevirebilir? Sinirleniyorum
gibi. Hem sıkılmak anlamı var hem sinirlenme anlamı var. Yine mantık olarak bakarsanız diyebilirsiniz ki ben önce haberlere bakıyorum sonra işte sinirleniyorum. Ama benim altını çizmek istediğim şey bu değil. Önemli değil. Burada vermek istediğim şey haberlere bakınca sinirli olmam. O yüzden demako ile bağlıyorum. Bunu böyle de çevirebilirsiniz. Demakozun kendinlerim yani haberlere baktığımda ya da haberlere baktığım zaman. Bu da direkt motomot çevresi oluyor zaten. Demakozdan gidiyor bizim espri kefoştum. Annemin sesini duyduğum zaman ya da annemin sesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Demako gündemin tebiramın köyüm aklıma geldiğinde Gridike ve Kırkamın. Boğazım düğümleniyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Gridike ve Kırkamın bu bir idiom deyim yani. Boğazım düğümleniyor. Buna benziyor anlam olarak. Yine benim için önemli olan işte önce köyüm aklıma geliyor. Sonra mı boğazım düğümleniyor? Bu değil kesinlikle. Aynı anda olması. O yüzden bunları demakku ile birbirine bağlıyorum. Em nihacı hindariye xwebnerin hevalno dibe hindariyede emi bi du şeklan emi hevokên xwe saz bikin. Bi berî ku ye û bi piştî ku ye. Em binêrin û jî pêşî bi xwe bifikirin. Ez ê sparteka xwe çêkim îpûcekê pişt re ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Em ê bi her du şeklan jî çêkim. Niha bir yar bidin ya yekem ev e newsa Spartaka çêkirina Spartekan ya duyem çi ye temaşekirina fîlmê. Nexwaz karim bêjim piştî yekem duyem tê an jî berî duyem yekem tê. Em ê bi her du şeklan jî çêkin. Em binêrin piştî ku ez Spartaka xwe çêkim ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Bereva jî vê hevokê çi ye valino nexwe wek mantık berê ku ez li fîlmekê temaşe bikim ez ê Spartaka xwe çêkim. Newsa berê ku ez fîlmekê temaşe bikim ez ê Spartaka xwe çêkim. Niha bi heman şeklê em ê vê jî çêkin. Em ê bexdanûsan biçînin ya yekem û em ê wan bifroşin ya duyem. Piştî yekem duyem tê berî duyem yekem tê. Nexwe em dikarin çawa bêjin piştî ku em bexdanûsan biçînin em ê wan bifroşin. Piştî yekem duyem hat. Niha jî em ê bêjin berî em wan bifroşin em ê biçînin. Berî ku em bexdanûsan bifroşin em ê wan biçînin. Di hevoka din de jî havîn dibe hewa zaf germ dibe. Ez naxwazim binê evkê xêz bikim pêşî havîn tê an piştrekê ez naxwazim binê vê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim germbûna hewayê bi havînê çê dibe. Nexwazê çi bikim ez ê bi demakuyê ve bi hevdûrekirê bidim. Dema ku havîn dibe hewa zaf germ dibe. An jî ez karim bêjim dema havîn dibe hewa zaf germ dibe. An jî gava havîn dibe hewa zaf germ dibe. Hemen işte. Arkadaşlar bu cümleleri her iki yolla da birleştirdik örneklerde bugünkü alıştırmamızda. Bir de Türkçe olarak özet geçelim. Ez ê Spartaka xwe çêkim. Ödevlerimi yapacağım. Birinci olay. Piştre ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Sonra bir film izleyeceğim. Şimdi birincisi ödev yapmak, ikincisi film izlemek. O zaman ben bunu nasıl söyleyebilirim? Ödevlerimi yaptıktan sonra film izleyeceğim ya da film izlemeden önce ödevlerimi yapacağım. Her iki şekilde de yaptık. Her iki şekilde de oluşturduk. Piştî Spartaka xwe çêkim ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Ödevimi yaptıktan sonra film izleyeceğim. Berî ku ez li fîlmekê temaşe bikim ez ê Spartaka xwe çêkim. Bir film izlemeden önce ödevimi yapacağım. Aynı şekilde oluşturduk. Şimdi aynı şekilde ikinci cümleye bakalım. Em ê bexdanûsan biçînin maydanozları biçeceğiz, biçmek. O em ê wan bifroşin ve onları satacağız. Şimdi önce maydanozları biçiyoruz. Daha sonra da onları satıyoruz. Birincisi biçmek, ikincisi satmak. Birden sonra iki geliyor. İkiden önce biri geliyor. Şimdi bunu cümleye döküyoruz artık. Piştî ku em bexdanûsan biçînin maydanozları biçtikten sonra em ê wan bifroşin onları satacağız. Berî ku em bexdanûsan bifroşin maydanozları satmadan önce em ê wan biçînin onları biçeceğiz demiş oluyoruz.
Son örneğimiz havin gemdibe, havin dibe, hava zav gemdibe. Yaz oluyor, hava çok sıcak oluyor. Şimdi burada benim için yani anlam olarak ben şey söylemem değil mi yani? Önce yaz gelecek, sonra hava ısınacak. Benim için önemli olan bu değil. Benim burada altını çizdiğim şey havanın ısınmasının yaz ile birlikte olması, yazın gelmesiyle olması. O yüzden deriku ya da piştiku demiyorum. Ne diyorum? İşte yaz geldiğinde havalar ısınıyor ya da yaz geldiği zaman havalar ısınır. Bunu söylüyorum. Demaku havin dibe, hava zav gemdibe. Hava çok ısınıyor. Geli hevalin heca em hartin davya vaneya xwe. Ev wane hinek wane ki usa hurguli bu em eydi metiştem bingehin me çareser kır nahaca em hurguliyan dinerin. Hevo kendirecem sazdikin. Hevi dikim suda var bu. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik ve bu dersimizde böyle biraz uzun cümleler kurmayı öğrendik. Yani çok gramer gibi değildi de biraz ayrıntıya inmek gibiydi. İkinci kurun getirdiği bir şey olarak, bir getiri olarak. Bir dahaki dersimiz yine haftaya Perşembe günü olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer bunlarda sıkıntı çekiyorsanız, örneğin gelecek zamanda ya da şimdiki zamanda, geniş zamanda bunlarla ilgili çok ayrıntılı derslere zaten birinci kur derslerinden ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. İyi günler arkadaşlar. Eli hevalin heca umxeratın perga kurdi. İro mijara me diveti u divetiye. Med asaykem de divetiye bi berfrehi diti bu ile ev her du zaftên tevli hevkirin. Ji hêla watê ji hêla rastnivîsê jî. Em bala xwe bidin rastnivîsa wa. Hinek tên tevli hevkirin ji ber wê jî min xwast em bi hev du rehîn bibin. Arkadaşlar 3. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde diveti ve dibeti kavramlarını işleyeceğiz. Diveti tanıdık gelecek çünkü birinci kurda ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Zorunluluk tipi olduğunu öğrenmiştik. Ancak bu iki kavram hem yazılış olarak hem de anlam olarak biraz karıştırılıyor. O yüzden ikisini birlikte öğrenelim istedim. Diveti dediğimiz gibi zorunluluk tipi, dibeti ise arkadaşlar biraz olabilite, ihtimal belirtiyor bize. Şimdi kullanımlarına bakalım. Em derbasi vanaya xwe bibin. Pêşî em hinek divê dubare bikin. Em mînakek bidin, divê ez biçim. Çi tê fehm kirin? Gavaz bêjim divê ez biçim, diyar e ku ez mecbûrim ku biçim. Ez hekez niçim tiştekî xirab bê çêbe. Divê ez biçim. Pêşî divê tê, piştre kirde tê ji bo hevoka me ez û piştre jî pêveber tê. Biçim. Ev êdî di hevokê de bû pêveber. Ev lêkera çûnê çawa tê kişandin? Bi heye ji bo erenî, ne heye bo neyni, rayka dema niha heye çe, û xartafa kesanehiye wek mînak divê ez biçim ji bo li gorî ezê hatiye kişandin. Hevano bînin bîra xwe me çi got bû? Hemû dem û raweyên ku bi biyê çêdibin, em çawa neyniya wa bi dest dixin? Gava em biyê radikin, cêwî de netînin, ew ê dibe neynî. Ev di dema bê de jî wisa ye, divêtî de wisa ye, ferman de wisa ye, gavaz dibêjim biçe. Ew dibe ferman neyniya wî çawa ye, dîsa ez biyê radikim dibêjim neçe. Her tim bi diçe netî dibe neynî. Em lêkera yekem binêrin çûn lêkereke ku zav tê bikaranîn, koka wî tenê çeye, divê ez biçim, divê tu biçî, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Li gorî kesan, li gorî kirdeyê, qartafên kesanê tê hevano. Wekî din cihê divê her tim aynî ye, kirde xerû ye, lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Em li lêkereke din binêrin, xwarin, koka wî tenê xwe ye, em ê neyînî bikin vê lêkerê, em ê çawa bêjin? Divê ez nexwim, divê ez nexwim, divê tu nexwî, divê ew nexwe, divê em nexwin, divê hûn nexwin, divê ew nexwin. Tenê birabû cêwî de nehat. Ew qas. Em li lêkereke pêkhatê binêrin, rabûn ji bûnê bûye rabûn, diyarek û bi pêşkirê çêbûye,
Di wanaya borî de jî me dubare kir bu heke lêkerek bi pêşkirek çêbe ew bi naye bikaranîn. Ew bi êdî dikeve. Lê ne tê bikaranîn. Em mînakan binêrin. Divê ez rabim. Divê tu rabî. Binêrin di navber de rabibim em nabêjin. Rabim. Divê tu rabî. Divê ew rabe. Divê em hûn ew rabin. Heke ez bixwazim neyînî bikim, divê ez diyar bikim ku ew lêker neyînî ye. Ez ê çi bikim? Ez ê neyê tênim bînim navbera ra û bêyê. Ra û koka dema niha. Divê ez ranebim. Divê tu ranebî. Divê ew ranebe. Divê em hûn ew ranebin. Ew qas hadiye. Divêtî ew qas bu. Arkadaşlar divê'yi zaten birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Birazcık da özet geçelim burada. Kullanım olarak dedik ki zorunluluk gibi, örneğin gitmeliyim, gitmemeliyim, yemeliyim, yememeliyim. Bunu ifade ederken kullanıyoruz. Başta her zaman divê'yi kullanıyoruz. Divê, tuttuk bunu. Sonra kırde yani öznemiz geliyor. Örneğin ben için ez, divê ez. Sonra da yüklemimiz gelecek. Örneğin çün gitmek fiili için divê ez biçim, ben gitmeliyim oldu. Peki bu biçim, yüklemim nasıl oluyor? Yani fiilim hangi şekilde kullanılıyor, çekimleniyor? Divêti için bı geliyor başa. Eğer olumsuz yapacaksam bı'yı atıyorum yerine ne getiriyorum? Şimdiki zaman kökünü yine kullanıyorum. Ez için kişi ekini kullanıyorum. Yani benim öznem için gelen kişi eklerini kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bunun altını çokça çizmiştik. Sadece divêti de değil. B ile ilgili olan bir sürü biz kip de gördük, zaman da gördük. Bunların hepsinde olumsuz yaparken bı'yı atıp yerine ne getiriyorduk? Örneğin emir kipinde böyleydi. Gelecek zamanda böyleydi. Ya da yakın gelecek zaman mesela ez dikim biçim gitmek üzereyim. Orada bı'yı gördüğümüz her zaman bı'yı atıp yerine ne getirerek olumsuz yapabiliriz cümlemizi. Şimdi fiil örneklerimize bakalım. Çün çokça kullanılan bir fiil. Kökü sadece ç, şimdiki zaman kökü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiki zaman kökünü bir sürü yerde kullanıyoruz. Yani sadece şimdiki zamanda değil. Bunu da çokça belirttik. O yüzden bunu şu aşamada, ikinci kurda ezberlemeniz önemli. Zaten sıra sıra vermiştik. Çok kullanılanları liste şeklinde verdik. Onları mutlaka ezberleyin. Eğer onlara ulaşmak istiyorsanız da birinci kurun şimdiki zamanla ilgili 3 ayrı dersi vardı. Onlara bakabilirsiniz. Orada liste şeklinde var. Şimdi örneğimize bakalım. Divê ez biçim, ben gitmeliyim. Artık sadece özneye göre çekimleyeceğim fiilimi. Bu ve şimdiki zaman kökü aynı kalıyor. Özneye göre kartafa kesane çeşitli işte kişi eklerini getireceğim. Divê ez biçim, divê tu biçî, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Başka bir çok kullanılan fiil, xwarin yemek yemek fiili. Bunun şimdiki zaman kökü sadece xwe. Şimdi burada olumsuz yapacağız. Ne yapıyoruz? Sadece bı'yı atıp yerine ne getiriyoruz? Yine rayka demana yani şimdiki zaman kökü kartafa kesane kişi eki aynı kalıyor. Divê ez nexwim, ben yememeliyim oldu. Şimdi bunu bütün öznelere göre çekimleyelim. Bütün zamirlere göre. Divê tu nexwî, divê ew nexwe, divê em hûn ew nexwin. Zaten çoğullar için olan kişi ekimiz aynıydı. In'dı sadece. In ve neydi. Şimdi de örnekle oluşmuş bir türemiş fiile bakacağız. Rabun fiili. Bu arkadaşlar bun olmak fiilinin başına ra örneki gelmiş ve rabun uyanmak fiili olmuş. Örnek alarak oluşmuş fiillerde ne dedik? Bu düşer dedik arkadaşlar. Olumsuzunda değil ama olumlusunda bı'yı kullanmıyoruz yani. Divê ez rabim, ben uyanmalıyım dedik burada. Bakın bım değil. Divê ez rabibim demiyoruz. Divê ez rabim diyoruz sadece. Divê tu rabî, sen uyanmalısın. Divê ew rabe, o uyanmalı. Divê em hûn ew rabin. Biz uyanmalıyız. Siz uyanmalısınız, onlar uyanmalılar. Arkadaşlar olumsuzluğunu belirtirken neyi kullanmak zorundayız? Yoksa olumsuz olduğunu anlayamayız. Ama neyi yine nerede kullanıyoruz? Örnek ve şimdiki zaman kökünün arasında kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü hep tekrar ettiğimiz bir şey var. Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiil. Burada da asıl fiilimiz bun olduğu için, onun da kökü B olduğu için B'nin önüne getiriyorum ben ekimi. Her zaman asıl fiilin önüne gelirekler arkadaşlar. O yüzden olumsuz yapacaksam nasıl söyleyeceğim bunu? Divê ez ranebim. Divê tu ranebi. Divê ew ranebe. Divê em hûn ew ranebin.
Bu dvet yani zorunluluk kipinin özeti bu şekildeydi. Nihacem dervasi dibe kuyabilirin. Çoğuk vate dışbe belki ya Türkiye Kurdi de jiye belki. Yani ne teni Türkiye. Dibe ku belki un karın her bir yancı bir karbinin. Em li hevok ebilirin. Dibe ku ez biçim amedi. Dibe ku ez biçim amedi. Em çi femdikin jibir? Dibe ku ez biçim amedi li dibe ku ez ne çimji. Yani ne tekaze. Ne sersadi sad. Ez biçim amedi. Tişteki uzatıneye. Teni ihtimalek heyet burada. Dibe ku ez biçim. Dibe ku ez ne çim. Çava çedbe binerin. Dibe ku disa serideye. Disa kırda hatiye. Lekera meheye. Leker jitçiye pekti disa bu ne. Disa rayka demanha. Disa kartafa kesene. Aynıye. Eşkur femdikim. Ne dveyedi. Dibe ku ez. Dibe ku femdikim. Kudu burada ihtimalek heye. Hevano dibe tena seri xwe dibe lêkere jî xwe ji vir tê lêkera bûnê tê ji lêkera bûnê tê ew kartefa demanha bê koka demanha jî ji bo keseseyem kartefa kesaneyê dibe kabinên çawa pêktê gava kesek ji were bêje wek mînak em qawekî vexwin û dikarin bêjin erê dibe dîsa wek ew kekê burada. Yani ne tekaziye kev. Arkadaşlar şimdi Dibeku'yu inceleyelim. Dibeku dedi ki bu olabilir anlamını veriyor. Bilmek anlamını veriyor biraz. Ve belki, Türkçesi belki, Kürtçe'de de çok fazla belki kullanılıyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi cümlemize bakalım. Dibeku ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Ahmet'e gidebilirim. Ya da belki Ahmet'e giderim. Bu, yani anlam olarak ikisi aynı şey. İkisinde de ihtimal var. %100 değil. Ben Ahmet'e gitmeliyim gibi değil bu. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. Burada sadece bir ihtimali konuşuyoruz. Nasıl oluşuyor? Dive'ye çok benziyor arkadaşlar. Dibeku geliyor dive'nin yerine. İhtimal belirtiyor bize. Öznemiz geliyor burada. Bu örnek için ez. Fiilimiz geliyor. Cümledeki yüklemimiz yani. Peki yüklem nasıl oluşuyor? Tıpkı dive'deki gibi. Olumlu için bu, olumsuz için ne? Şimdiki zaman kökü ve kişi eki geliyor arkadaşlar öznemize göre. Bir de arkadaşlar dibeku dedik ki bu bir olabilite veriyor değil mi? Olabilite olmak fiili. Buradan aklınıza kalsın. Bun olmak fiiliydi. Bunun şimdiki zamanda üçüncü kişiye göre çekimlenmesi dibe. Ben dibe dediğim zaman olabilir anlamını veriyorum. Örneğin biri size bir şey teklif ettiğinde dibe ederseniz olabilir. Bu anlama geliyor. Aslında dibeku da biraz buradan geliyor. Yani o olabiliteyi veriyor bize. Bunun şimdiki zaman kökünün B olduğunu söyledik. D şimdiki zaman eki. Ise üçüncü kişiye göre kişi eki. Arkadaşlar bunu belki ile oluşturacak olursak bu cümleyi. Belki ez biçim Ahmet'i. Bunu her durumda ikisi yerine kullanabilirsiniz. Şimdi örneklerimize bakalım. Nahalcem miyake xobinerin. İro hava bi avre dibeku baran bibare. Hava edinlerin dibecin İro bi avre. Dibeku bibare le dibeku ne bareci. Ne tekaze, ne sadisade. Dibeku azmin hesam bibe. Ama dibeku ne beci. Disa ne sadisade. Tev ihtimale. Untkarın cihe dibekuye de belki ecibi karbinin vaktidir belki em ve havine biçim veled. Belki em ne çinci. Dibeku em ne çinci. Tevci çedbin. Disa hamyan da ihtimal ne var no. Dibeku az carek edin tabi binim. Ve dibeku ne binimci. Kabın erin dır da için neyin ye. Dibeku em ne çin meyvandariye. Le dibeku biçinci. Yoksa dibeku biçinci. Gori evi hat yakışandın. Karimin zahfe. Dibeku ez derenk verim mali. Disa ne sersa disa de, belki dibeku zu verim yani karimin heki bıkada eze zu verim. Ne sersa disa de. Arkadaşlar burada belki ve dibeku ile ilgili örnekleri görüyoruz. Şimdi tek tek bir bakalım. İro hava bi avre, dibeku baran bibare. Bugün hava bulutlu, yağmur yağabilir. Ya da belki yağmur yağar. İkisi de anlam olarak aynı. Ben havaya bakıp yağmurun yağma olasılığının yüksek olduğunu biliyorum ama hala bir ihtimal. Ben hala yağmurun yağdığını görmüyorum. Belki diyorum, belki yağar ama belki de yağmaz. Yani %100 bir kesinlik yok. Dibeku azmin hevsam bibe. Sınav
kolay olabilir. Kolay olabilir de ama olmayabilir de. Bu bir sadece öngörü, bu bir kesinlik değil. O yüzden dibeku'yu kullanıyorum. Bunun yerine belki de kullanabilirsiniz. Belki azmin hesam bibe. Böyle de diyebilirsiniz. Belki ve havine biçim velet. Bu yaz memlekete gidebiliriz. Ama gitmeyebiliriz de. Yine sadece bir ihtimal. Dibeku az carekedin de ne binim. Belki seni bir daha görmem. Yine bu sadece bir ihtimal. Ve burada olumsuz halini görüyoruz. Ditin, görmek fiilinin şimdiki zaman kökü bin, arkadaşlar bu bin olacak şapkalı. Ne binim. Bin şimdiki zaman kökü. Olumsuz yaptık. Ne getirdik başına? Ise kişiye ez için. Dibeku ev ne için meyvandariye? Onlar meyvan misafirdi. Meyvandari misafirlik oldu artık. Onlar misafirliğe gitmeyebilir ya da belki onlar misafirliğe gitmezler belki de kullanırsam. Ama gidebilir de yine hep ihtimal var burada. Karimin zahfe, işim çok. Dibeku ezderenk verim mali. Eve geç gelebilirim ya da belki kullanacaksam belki ezderenk verim mali. Belki eve geç gelirim. Yine hepsinde ihtimal var. Hem de metn ekibinlerin ha ev metna hinkereye çünkü burada rupeleji dibinin karinleş binlerin divre duke sene felatu sinem eminaha bıkarana dibeku belki binlerin hevalno peşem binlerin felat beje sinem yepiş dizaninge hiç çibiki vakit tuji dizani ezebibim parezer eze sağla peşin staçe bikim dibeku ez piştî wê dest bi lîsansa bilind bikim. Tuyê çi bikî? Kabinêrin. Dibe ku ez piştî wê dest bi lîsansa bilind bikim lê dibe ku nekim jî. Ne sersedî sedev, ihtimal edivir. Ez ê karî rojnamegeriyê bikim. Dibe ku ez di televizyonekî de bixebitim. Dîsem dibe ku yê dibînin lê dibe ku ez nexebitim. Ev ne teqeziye. İhtimal heye jî. Ez dixwazim ji bo televizyonan nûçegihaniyê bikim. Xostekekiye, li gorî wî xostekî ihtimalekiye ji bo felatê. Tu yê li İstanbulê bimînî? Nizanim. Dibe ku ez biçim Amedê. Çixwe ev nizanim hinek îpucu jî dide me. Nizanim. Dibe ku biçim, dibe ku neçim jî. Ne diyare yani ihtimale ji bo me. Belki ez jî li Amedê bixebitim. Kabinêrin. Belki ez jî li Amedê bixebitim. Belki nexebitim jî. Belki nexebitim jî. Yani ihtimale. Felatçı dibece başı. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Sayfa sayısı 55. İkinci kurun 55. sayfası. Siz de bakabilirsiniz isterseniz. Burada dibeku ve belki'nin kullanıldığı cümleler var. Şimdi hep birlikte biraz bakalım. Sinem ki pişti zanige çıbiki. Diyor ki bu tipik bir gelecek zaman cümlesi. Üniversiteden sonra ne yapacaksın diyor. Bakın yine bu ile oluşmuş. Gelecek zaman çünkü. Vakit tuji dizani ezebibim parezer. Senin de bildiğin gibi, bakın bu bir kalıp, bunu ezberleyebilirsiniz. Vakit tuji dizani, senin de bildiğin gibi, senin de bildiğin üzere. Ezebibim parezer. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Ben avukat olacağım. Eze sağla peşin staj yapıyorum. İlk sene sağla peşin staj yapacakmış. Dibeku ez piştî dest bir lisansa bilind bikim. Belki ondan sonra piştî lisansa bilind yüksek lisans arkadaşlar. Yüksek lisans yaparım. Diyor ki ondan sonra yüksek lisans yapabilirim diyor. Yine bir ihtimalden bahsediyor. Bir kesinlik yok. Arkadaşlar yüksek lisans yapmalıyım deseydi Sinem nasıl söyleyecekti bunu? Sadece dibeku'yu kaldırıp yerine dive getireceğiz. Dive ez piştî dest bir lisansa bilind bikim. Ondan sonra yüksek lisansa başlamak zorundayım demiş oldu burada. Diye çibiki sen ne yapacaksın? Ezekari roznamegeriye bikim. Ben gazetecilik yapacağım. Dibeku ez de televizyon ekide bixebitim. Dibeku ez de televizyon ekide bixebitim. Diyor ki bir televizyonda çalışabilirim. Çalışabilirim. Ez dixwazim ji bo televizyonan nûçegihaniyê bikim. Ben televizyonlar için muhabirlik yapmak istiyorum diyor. Bakın burada bir isteği var ve ona göre bir ihtimalden bahsediyor. Bu isteği doğrultusunda. Tüyeli İstanbul'u bimini. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. İstanbul'da mı kalacaksın? Bu man fiilinin şimdiki zaman kökü sadece mindi. Bimini, tuye bimini. Gelecek zaman cümlesi kurduk. Nızanım. Bilmiyorum.
Arkadaşlar şimdi size bir şey hatırlatayım. Birinci kurda bunu görmüştük. Normalde geniş zaman ve şimdiki zaman yani kullanılan yerlerde ez dişim gidiyorum, ez naçım gitmiyorum. Hep nail olumsuzluk yapıyorduk. Sadece iki fiil vardı n ile olan. Bunlardan biri zanim yani bilmek fiiliydi. Örneğin bunun olumlusu zanım, olumsuzu zanım. Diğeri ise karim yani yapabilmek fiiliydi. Dıkarım yapabilirim, nıkarım yapamam. Onda bir bilgisini verelim. Dibeku ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Eğer zorunluluk olsaydı yine burada nasıl diyecektik? Dive ez biçim Ahmet'e. O diveden ben anlayacaktım ki ben Ahmet'e gitmeliyim, gitmek zorundayım. Bir zorunluluk var orada. Belki ez ile Ahmet'e bakabitim. Belki ben de Ahmet'te çalışırım. Başe. Peki iyi diyor. Dive an dibeku. Nihami her can benim bahevdum. Em duhab minakim vek hev binirin. Dive ez biçim zanıngehe. Dibeku ez biçim zanıngehe. Li her du minakam binirin. Cuda hiçye. Dive ez biçim, dibeku ez biçim. Dive ez biçim zanıngehe de selsa disset takaziyek heye. Takazı dive ez biçim yani ihtimali gidin boğumun tüneye. Dive takaz ez biçim. Dibeku'ya de ya hevoka diyen de dibeku ez biçim zanıngehe burada ihtimal heye. Dibeku biçim, dibeku ne çimşi. Ne takazi tüneye divirde. Arkadaşlar şimdi ikisinin yan yana olduğu aynı cümleyi görüyoruz. Biri dive ile oluşturulmuş, biri dibeku ile. Karşılaştıralım. Dive ez biçim zanıngehi, üniversiteye gitmeliyim. Dibeku ez biçim zanıngehi, üniversiteye gidebilirim. Dive ve dibeku bu tek cümlenin anlamını değiştiriyor. İki anlam veriyor bize. Dive ile kullandığım cümlede kesinlik var. Takas kesin demek ya bir kesinlik var. %100 var. Dive ez biçim kesin gitmeliyim. Dibeku ikinci cümlede dibeku ez biçim zanıngehi yani üniversiteye gidebilirim ama gitmeyebilirim de bir ihtimal var. İhtimal ekeydi burada. Yani %50 ihtimal. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. İkisinin yazılışına da bakın arkadaşlar. Dive şapkalı dibeku şapkasız Yani ikisi çok karıştırılıyor. Dibeku yazan çok var ama dibeku bu dibe Bu da dive Yani biri şapkalı biri şapkasız. Yazılışını birbirine karıştırmayın o yüzden. Bir de diveku diyen var. Mesela ku'yu dive ile birleştiren var. Yok arkadaşlar. Dive tek başına, dibeku birlikte. Yani yazılış olarak, doğru yazmak olarak buna dikkat edin. Anlam olarak da dediğim gibi dive'de kesinlik var. Dibeku'da bir ihtimal var. Nahacem derbasi hindariyan fabibin. Burada hevok hene emeli gori kevane kabuguherine. Serimin değişe eze biçim nehoşkaneyi. Emin ve hevoki bir divetiye disa saz bakın. Serimin değişe tamam. Nahazi diveyi bir karbine. Dive daha seri. Ve ez biçim nehoşkaneyi. Arkadaşlar serimin değişe başım ağrıyor. Diyeceğiz ki işte hastaneye gideceğim diyor. Bunu divet yani zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Ne diyeceğiz? Başım ağrıyor. Hastaneye gitmek zorundayım. Serimin değişe tamam başım ağrıyor. Şimdi hastaneye gitmek zorundayım. Zorunda anlamını vermek için dive başa geliyor. Ben için ezi kullanıyorum. Fiilimi kullanıyorum. Biçim yine b ile oluşturdum. Şurada gelecek zaman cümlesi ama bu gelecek zaman cümlesi değil. O yüzden kullanmayın burada. Ve ez biçim nehoşhaneye. Hastaneye gitmek zorundayım. Bir de arkadaşlar kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Türkçe'de bazen nesnenin sona geldiğini görüyorsunuz. Bunun üstüne belki ileride ayrı bir ders yaparız. Bu çok böyle kitaplarda yer almayan bir kural. Şöyle söyleyeyim. Pozisyon olarak yer değiştirdiğimiz fiillerde genelde o dolaylı tümleç, Türkçedeki dolaylı tümlece karşılık gelen kavram sona gidiyor. Örneğin çün gitmek fiili. Hatin gelmek fiili. Bakın bir yerden bir yere geliyoruz. Pozisyon değiştiriyoruz. Eshatin mali. O yüzden o mali sona gidiyor. Ya da ketin düşmek fiili. Esketim erdi. Ben yere düştüm. Pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde o dolaylı tümleç hep sona gidiyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yani kitaplarda bulmayacağınız bir özellik. Aklınızda olsun. Eğer hani bazen derseniz niye eze, şive, buhum ben yemek yiyeceğim dediğimizde yemek niye sonda değil de eze biçim male dediğimizde male niye sonda? Bu yüzden arkadaşlar eğer bir fiil hareket belirtiyorsa, pozisyon değiştiriyorsa bunlarda dolaylı tümleç kavramına gelen o aslında bunlar da nesne diyoruz. En arkaya gidiyor, cümlenin sonuna gidiyor.
Ceyran Tüney'e elektrikler yok. Dibecin hatta varicin naye. Akşama kadar işte gelmeyeceğini söylüyorlar. Ama ve hevoki bir dibe kuyu çekinç. Berko cuvateci diyarı dibecin hatta varicin naye ile takaz nizanı tene ulsa dibecin. Burada bir aslında bunun cümleden bunun bir ihtimal olduğunu zaten anlıyoruz. Akşama kadar gelmeyeceğini söylüyorlar ama bu kesinlik değil. Akşama kadar gelmeyecek demiyorlar yani. Yani orada bir ihtimal var sadece. Bunu dibeku ile oluşturacağız. Emi çava beşin ceyran tuneye dibeku hatta evareji neyi? Elektrikler yok. Belki akşama kadar da gelmeyecek. Gazete dikin verevederi. Gazete dikin verevederi. Seni çağırıyorlar. Buraya gel. Şimdi bunu dvet ile oluşturacağız. Zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Parantezin içinde verilen kavram kip. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Gazete dikin seni çağırıyorlar duruyor. Karşımızdakine sesleniyoruz ikinci kişiye. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Gazete dikin dvet verevederi. Emir kipinde ne yapıyoruz? Vere. Bu artık gel demek oluyor. Ama dvet'de nasıl söyleyeceğiz bunu? Dvet to veri. Her ne kadar emir verirken to söylememize gerek yoksa da dvet'de bu var. Hevale min duhazın hini kurdi bibin. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyorlar. Ev de fikrin kubiçin enstitüye kurdi. Onlar Kürt enstitüsüne gitmeyi düşünüyorlar. Şimdi zaten düşünüyorlar. Buradan aslında bir kesinlik olmadığını anlıyoruz. Enfem dikin ku dvile takazitüne ihtimal eke. Nehoyme çava bejin hatta vederi bi heman şekli dimine yadın da emi edi şu diyar emi dibe kuyu bikarbinin. Hevale min duhazın hini kurdi bibin. Dibeku ev bütün enstitüye kurdi. Zaten burada düşünüyorlardan onun ihtimal olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyor. Onlar Kürt enstitüsüne gidebilirler. Yani, ya da şöyle diyebiliriz. Belki ev bütün enstitüye kurdi. Belki Kürt enstitüsüne giderler. Bu şekilde de kullanabiliriz. Gele varin heja em hatin daviya vaneye xwe. Vaneye ke xweç bu yani jana rojane de em jarzav tepkayan u zav derdi keve peşame. Şber ve şimdi fasem her duyan rubru bikin u him bibin. Hatta vaneye ke din xwe baş binirin bixatire ve. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu kolay bir dersti. Zaten yarısını daha önceki burada görmüştük. Ancak dediğim gibi bunu ayrı olarak ders gibi işlememizin nedeni ikisinin çok fazla karıştırılıyor olması ve günlük hayatta çok fazla kullanılıyor olması. Umarım siz de artık ikisinin ayırdığına varabilirsiniz. Farkını öğrenmişsinizdir. Bir dahaki dersimize kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Havalên hêja û xêratên pêrga Kurdî îro micara me cinavka vegerok xwe ye ez bawer dikim ku hûn jî wisa difikirin ev xwe zav tê bikaranîn. Di vê waneyê de em ê hînî bikaranîna wê bibin ka di kîjan rewşan de tê bikaranîn. Gava çi dibe em dibêjin xwe. Arkadaşlar 4. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde cinavka vegerok xwe kavramını işleyeceğiz. Artık cinav biliyorsunuzdur zamir demekti. Yani bir zamir türünü işleyeceğiz aslında. Peki hangi zamiri? Cinavka vegerok arkadaşlar dönüşlülük zamiri demek. Dönüşlülük zamiri. Veger zaten dönmek demekti. Oradan geliyor. Türkçe'de bunun karşılığı dönüşlülük zamiri kendi var. Ama Türkçe'de bunun karşılığı hue. Yani dönüşlülük zamiri hue. Kullanımı ise Türkçe'dekinden farklı. Onun da bilgisini verelim. Çünkü Türkçe'de arkadaşlar işte kendi, kendim, kendisi böyle onu kişilere göre söyleyebiliyoruz ama hue asla hiçbir eki almaz. Hep böyle alındır. Hüküm eki almaz, kişi eki almaz, hiçbir eki almaz. Böyle sade olarak kullanılıyor. Şimdi ilk dersimize geçelim. Em peşimet nafı bıhının. Navimin sozları. Huşkeke min heye. Navi huşkamın ruşene. Ez o huşkakı sıbıhan zura dibin. Ez buxa hişyar dibim. U xuşka xwe jî hişyar dikim. Em piştî taştê spartekên xwe çê dikin û derdikevin derve ji xwe re dilîzin. Ez ji xuşka xwe zav hez dikim.
Arkadaşlar burada bir metin var ve burada hue'nin farklı farklı kullanımları var. Yani hepsi aynı kullanım değil. Şimdi biraz analiz edelim bu metni, inceleyelim. Benim adım Sözler, bir kız kardeşim var. Kız kardeşimin adı Ruşen'dir. Tamam, buraya kadar biliyoruz zaten. Ez huşka hue sıbahan surat bin. Ben ve kız kardeşim sabahları erken uyanırız ya da erken uyanıyoruz. Bakın bir kullanımı burada. Ben ve kız kardeşim. Arkadaşlar şöyle bir ipucu vereyim. Bunu bizim öğrencilerimiz de çok soruyor. Hatta bu yanlışı da çok yapıyorlar. Benim kız kardeşim dersem huşkamın doğru bir kullanım. Ama kız kardeşim, yani mantık olarak direkt kız kardeşim böyle söylüyorsak huşka daha doğru. Birazdan çok ayrıntılı bunun kullanımını göreceğiz. Ez bıhue hişyardıgım, huşka hoca hişyardıgım. Bakın burada da bir hue görüyoruz. Ez bıhue hişyardıgım. Ben kendim uyanıyorum. Burada ne var arkadaşlar? Burada vurgu var değil mi? Biraz vurgu var burada. Huşka hoca hişyardıgım az önce gördüğümüz kullanım. Kız kardeşimi. Bakın yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bu kullanımda hue kullanıyorum. Ve kız kardeşimi de uyandırırım ya da uyandırıyorum. Em pişti tahçe spartekken hoçedikin. Biz kahvaltıdan sonra ödevlerimizi yapıyoruz. Bakın yine tıpkı buradaki gibi benim ödevlerim demiyorum. Ödevlerimi ya da ödevlerimizi diyorum. O yüzden yine hue kullandık. Bu der Kevin der ve çıpar dilizin. Bu da Türkçe'de olmayan bir kullanım ve dışarı çıkıyoruz. Kendimize oynuyoruz. Aslında bunu motomot çevirsek böyle. Zaten bu Türkiye'de de çok fazla tiye alınan bir konu. Kendime gidiyorum, kendime çalışıyorum, kendime geliyorum. Ama arkadaşlar Türkçenin mantığında bu var. Yani çünkü dillerin mantıkları birbirinden farklıdır. Tabii ki doğrudan Türkçe'ye çevirince ya da Türkçe düşünüp Türkçe söyleyince böyle şeyler olabiliyor ama dediğim gibi yine bunun bir temele dayanan bir konu. Böyle bir kullanım Türkçe mantığında var. Yani kendimize oynuyoruz, böyle kendi halimizde oynuyoruz gibi belki düşünebilirsiniz. Ezce huşkaho zafezdikim. Yine tıpkı şuradaki kullanım. Ben kız kardeşimi çok seviyorum. Yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bunları tek tek açıklayacağız bu gramerlerine göre analiz ederek. Emle peşi ravşa yeken binerin. Breser kırde hema kesbin. Ango breser ve gerel ser kırde cinafka ve gerok huat ebkaranin. Çe dibece burada hevanot dibece breser kırde yek kesbin, heman kesbin. Yani keseke duyam tüneye. Tenek yek keseye. Em minaka ve deri binerin. Ez huat dibinim. Kabınerin ez huat dibinim. Ezu hue burada heman kesin. Kesekten heye. Keseke duyam tüneye. Her duşi ev kesin. Cibervi em cinafka ve gerok hue bikartinin. Ez hue nabinim disa neyin yavi heman kesin ez hue bikartinin. Tu hue dibini disa heman kesin. Tu hue yani her duşi kesancı kesa duyemin. Keseki kur hemberi me vak numune. Cibervi cem disa tıkarım bikarbinin. Tu min dibini. Divir dem edi hue nıkarım bikarbinin hevarno. Ciber ku ev kesa duyeme, anji kesi duyeme. Evji kesa yekem, anji kesi yekeme. Tu kesene divir ne kesek. Ciber ve cem edi nıkarım divir de hue'ye bikarbinin. Arkadaşlar birinci durum ravşa yekemde diyor ki breser ukirde heman kesbin. Yani nesne ve özne aynı kişi ise yani nesne tekrar özneye dönerse, özneyi işaret ederse bize bu dönüşlülük zamiri hue kullanılıyor. Şu örneğe bakalım bir. Es hue dibinim. Ben kendimi görüyorum. Bakın burada ben dediğim kişi ve kendim diye kastettiğim kişi aynı kişiler. Yani toplamda bir kişi var burada. 2 kişi yok. Yani özne ve nesne aynı kişiyi gösteriyor. O yüzden burada hue kullanıyoruz. Dediğim gibi belki Türkçesini düşününce evet Türkçe'de de ben kendimi diyorum ama hue ile Türkçedeki kendi biraz kullanım olarak birbirinden farklı. O yüzden öyle düşünmeyelim. Şuradaki örneklere de bakalım. Es hue nabinim. Ben kendimi görmüyorum. Yine aynı şekilde tek bir kişi var. Tu hue bini. Sen kendini görüyor musun? Bakın burada da aynı kişiler. Yani ikinci tekil kişi var her iki durumda da. O yüzden yine hue kullandım nesne yerine. Üçüncü örnekte tümün dibini. Burada arkadaşlar sen beni görüyorsun. Bakın sen ve ben farklı kişiler. Artık burada 2 kişi var. O yüzden ben burada artık hue'yi kullanmıyorum. Belli hevano. Nahacem varın ravşad diyem.
Dibêje çi bi ser têkildarê kirdeyê be cinavka vegerok xwe tê bikaranîn. Ev hevokekî giring e bi ser têkildarê kirdeyê be. Yani alaka wî bi kirdeyê ve hebe em dîsa xweyê bikartînin. Wek em mînakeyan binirin, ez destên xwe dişom. Ev destên kî ne hevalno? Têkildar yani alaka wî bi kî ye? Dîsa bi ezê heye ne wisa ev destên heman kesên e têkildarin. Ji ber wî jî divê ez vir de xweyê bikarbînim. Ez êdî nikarim bêjim ez destên min dişom. Ji ber ku ew destên min in, ez divê têkildarin, ez divê êdî vir de xweyê bikarbînim. Em mînakeyan binirin, ez Sparteka xwe çê dikim. Dîsa Sparteka min e, bi min re têkildar e. Ji ber wî jî divê ez vir de xweyê bikarbînim. Ez nikarim bêjim ez Sparteka min çê dikim. Ev êdî şaş e. Ji ber ku Spartek yani Sparteka min e xwe hewce tune ez vir de caretin bêjim min. Divê ez bêjim ez Sparteka xwe çê dikim. Hevano ez vir de dikarim bêjim ez Sparteka wê çê dikim, ez Sparteka wan çê dikim, ez Sparteka te çê dikim. Ez her tiştê dikarim bêjim. Lê tenê nikarim bêjim Sparteka min. Ji ber ku ew êdî têkildarê kirdeyê heye dûr de. Em mînaka dimînerin, em Sparteka xwe çê dikin. Dîsa kabinirin Sparteka xwe têkildarê em ye, em dikarin bikarbînin. Lêk em bêjin em Sparteka me çê dikin, vir de êdî şaş e. Çima? Bi heman şeklî hevano. Çikû Sparteka me ye, têkilî heye di navbera wan de. Êdî divê ez vir de xweyê bikarbînim. Ez bibêjim em Sparteka xwe çê dikin. Em mînaka din binêrin, em Sparteka min çê dikin. Ev jî rast e hevano. Çima rast e? Kabinêrin êdî ji ber ku têkilî tune ye. Sparteka min e, lê em çê dikin. Êdî ji ber ku têkilî tune ye, ez vir de xweyê bikar nayînim. Hewce tune ez xweyê bikarbînim. Arkadaşlar ikinci durumda diyor ki nesne özneyle alakalıysa dönüşlülük zamiri xwe kullanılıyor. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? İlk örneğe bakalım. Ez destên xwe dişom. Ben ellerimi yıkıyorum. O eller bana ait değil mi? Benimle alakalı. Benimle alakalı olduğu için şuradaki kuraldan ötürü benim xwe'yi kullanmam gerekiyor. Destên xwe dediğim aslında kendi ellerim olduğu için ben burada kullanmalıyım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mantık olarak bu ilk slaytta dediğimiz gibi ben ellerimi yıkıyorum. Bunun doğrudan çevirisi böyle. Ben ellerimi yıkıyorum. Şimdi şuradaki kullanıma bakın. Ez destên min dişom. Ben benim ellerimi yıkıyorum. Bu saçma olur değil mi? Eğer ben benim ellerimi yıkıyorum dersem. Yanlış olur. Eller zaten bana ait olduğu için, yani alakalı olduğu için, o yüzden benim burada xwe'yi kullanmam gerekiyor. Ez destên xwe dişom demem gerekiyor. Burada eğer benimle alakalı olmasa o eller başkasının elleri olsa ez destên wê dişom, ez destên wan dişom, ez destên te dişom her şey olabilir. Ama eğer alakalıysa xwe kullanmak zorundayım. Şöyle bir ipucu verebilirim örneğin. Buradan neyi çıkarabilirsiniz? Ezle min olmaz. Tu ile te olmaz. Ev ile vi ve olmaz. Ya da em ile me olmaz. Hun ile ve olmaz. Çoğul olan ev ile wan olmaz artık. Eğer alakalıysa arkadaşlar xwe kullanılmalı. İkinci örneğe bakalım. Ez Sparteka xwe çê dikim. Ben ödevimi yapıyorum. Ben burada ödev benim olduğu için xwe'yi kullanıyorum. Ez Sparteka min çê dikim. Ben benim ödevimi yapıyorum. Artık yanlış. Niye? Çünkü zaten o ödev bana ait olduğu için, benimle alakalı olduğu için xwe kullanmak zorundayım. Em Sparteka xwe çê dikin. Biz ödevimizi yapıyoruz. Ödev bize ait, bizim ödevimiz. Burada yine nesne ve özne birbiriyle alakalı. O yüzden yine xwe'yi kullandım. Ödevimizi yapıyoruz. Ama dersem ki biz bizim ödevimizi yapıyoruz. Bu artık yanlış olur arkadaşlar. Yani anlam olarak da saçma, gramer olarak da saçma olur. Eğer alakalıysa o kendi anlamını vermek zorundayız. O yüzden yine az önce söylediğim gibi işte ezlemin nasıl olmuyorsa emle me de olmuyor örneğin. Mesela şey de diyebilirsiniz. Tu Sparteka te çê dike. Yanlış. Tu Sparteka xwe çê dike. Ya da ew Sparteka wî çê dike. Bu eğer aynı kişilerse yanlış arkadaşlar, alaka varsa. Ew Sparteka xwe çê dikedir doğrusu. Em Sparteka min çê dikin.
biz ödevimi yapıyoruz. Bakın bu da doğru. Niye? Çünkü biz benim ödevimi yapıyoruz. Artık benim ödevim. Ama öznem biz. Artık birbirleriyle alakaları yok. O yüzden burada hoi kullanmak zorunda değilim. Yani bu alakalı olduğu kişi ve yani özne ve nesne alakası varsa hoi kullanmalıyım. Ama bakın burada artık ödev başka birinin ödevi. Öznem başka bir özne. O yüzden kullanabilirim. Bir de arkadaşlar, şimdi ben size dedim ya işte EU Spartaka Vichedike. Biri bana böyle söylerse, örneğin biri bana derse ki EU Spartaka Hochedike, ben anlarım ki işte EU dediğim kişi Zelal olsun ve Zelal kendi ödevini yapıyor. Bunu anlarım. Ama EU Spartaka Vichedike derseniz, yani biri bana böyle bir şey derse ben anlarım. O başka birinin ödevini yapıyor anlarım. Aslında tam da söylemek istediğim bu. Eğer başka biri ise tamam, problem yok. Ama aynı kişiyi kastetmek istiyorsanız ho'yu kullanmak zorundasınız. Eminha liminakin ravşa duyan binerin diysa, meçigot bireser tekildari kırdeye ve cinapka ve gerek ho'ye deyip karanin, em destin ho dişon dibe, em destin min dişon dibe, çiver koyu burada destin minin le kırde tiştekidine ez edine mecburum ho'yu bir karbinim. Ez o huşka ho'ye dişin mali. Huşka min ne olsa bimira tekildari. Çiver ve havcetine ez bejim. Ez o huşka min. Ve minake Xwendekar zav dinivîsin jî ji me re jî dibêjin lê wek bikaranîn ev rast e ez û xwişka xwe ji ber ku ew xwişka min e ji xwe hev jî tune carî din bêjim ez û xwişka min. Bak ez û xwişka min diçin malê. Qels dimîne hevano. Ji ber ku têkilî heye divê ez bêjim ez û xwişka xwe. Em yardım binerin ez û xwişka wê diçin malê. Ka binerin ev rast e. Çima ji ber ku êdî xwişka keseke dine. Êdî bi ezê re têkilî tuneye. Ji ber wî jî ne hewce ez xweyê bikarbînim. Kabinlerin xwişka keseke dine. Ew û birayê xwe li zanîngehê dixwînin. Ez çi fehm dikim ji vê hevokê? Ew bila navê evê bila jinek be, bila zelal be wek nimûne. Birayê xwe êdî birayê Zelalê ye. Bila navê jî Elî be, Zelal û Elî li heman zanîngehê dixwînin. Lê ez bêjim ew û birayê wî ez êdî dibêjim Zelal û wek birayê keseke din li zanîngehê dixwîn. Êdî têkilî namîne ez bikarbînim. Ez û birayê wê li zanîngehê dixwînin wek niha min vegot êdî birayê kesekî din e êdî bira ne birayê min e. Ez û birayê wî kabine birayê din ne birayê min. Heke birayê min bûyem ne bigota ez û birayê xwe li zanîngehê dixwînin. Arkadaşlar burada tam oturtacağımız örnekler var. Bir tek tek bakalım. Em destin xwe dişon, biz ellerimizi yıkıyoruz. O eller bize ait, yani nesne ve özne alakalı. O yüzden kullanım doğru ve biz bizim ellerimizi yıkıyoruz demiyoruz. Biz ellerimizi yıkıyoruz diyoruz. O yüzden xwe kullandık ya da ikinci bir teyit etme metodu olarak. Em destin min dişon, biz ellerimi yıkıyoruz. Artık burada nesne ve özne birbirinden bağımsız. O yüzden xwe kullanmama gerek yok. Doğru bir kullanımdır. Ez û xwişka xwe diçin malê, ben ve kız kardeşim eve gidiyoruz. Bu doğru arkadaşlar ama öğrencilerimizin çokça kullandığı ez û xwişka min. Böyle derseniz ez û xwişka min diçin malê, ben ve benim kız kardeşim eve gidiyoruz oluyor. Bu da biraz gramer olarak yanlış oluyor açıkçası arkadaşlar. Eğer alakalıysa xwe dememiz daha doğru. Ez û xwişka wê diçin malê, ben ve onun kız kardeşi eve gidiyoruz. Bakın artık benimle alakası yok. Artık benimle bir alakası yok. O yüzden ben ne yapıyorum? Xwişka diyorum, artık burada xwe kullanmama gerek yok. Parantez içinde de zaten xwişka keseke dine. Yani kız kardeş başka birinin kız kardeşi. Şu özneden bağımsız birinin kız kardeşi. Ew birayê xwe li zanîngehê dixwînin. O ve erkek kardeşi üniversitede okuyorlar. Ben bu xwe'den anlıyorum ki erkek kardeş o dediğim kişinin erkek kardeşi. Ama bir alttaki örnekte ez û birayê wî li zanîngehê dixwînin. Ben ve onun kardeşi üniversitede okuyoruz. Bakın artık ez û birayê xwe diyemem. Ben ve kardeşim diyemem. Buradan ne anlıyorum? Erkek kardeş başka birinin erkek kardeşi. Artık alaka yok birbiri arasında. Em niha jî li rewşa sêyembinerin ji bo kirpandina kirdeyê cinavka vegero xwe tê bikaranîn. Kirpandin hevano hemwatê min peyvê li vir hene hûn jî dikarin binêrin. Em li mînaka binêrin ez bi xwe wisa difikirim.
Ez çe dikim divirde? Ez ê xurt dikim. Ez bi xwe wisa difikirim. Ew bi xwe naxwaze were, dîsa ew ê xurt dikim. Em bi xwe diçin, dîsa em ê xurt dikim. Hûn bi xwe bi me re xeber nadin. Wek me tiştek nekiriye, hûn bi xwe xeber nadin. Ez tenê dikarim bêjim, hûn bi me re xeber nadin. Lê heke ez bêjim, hûn bi xwe bi me re xeber nadin, ez dûr de êdî bi nêwî xêz dikim, dikirpînim hevano, dikirpînim êdî. Arkadaşlar, üçüncü durum ise bu kırpandığına kırdeyi öznenin vurgulanması için dönüşlük zamiri kendi kullanılır arkadaşlar. Örneklere bakalım. Yani vurgu yapmak için kullanıyoruz. Ez bu xwe fikrim. Ben kendim böyle düşünüyorum. Ben kendim düşünüyorum. Bakın beni böyle şey yaptım, güçlendirdim. Orada vurgu yaptım. Ev bu xwe naxwaze were. O kendi gelmek istemiyor. Daha doğrusu Türkçe çevirince o kendisi gelmek istemiyor. Yine onu ne yaptım ben? Vurguladım değil mi? Altını çizdim. Em bu xwe için biz kendimiz gidiyoruz. Yani böyle başka biri değil. Biz kendimiz gidiyoruz. Yine kuvvetlendirdim arkadaşlar burada. Hûn bu xwe bi me re xeber nadin. Siz kendiniz bizimle konuşmuyorsunuz. Yani biz bir şey yapmadık ama siz kendiniz konuşmuyorsunuz. Yine ne yapıyorum burada? Vurguluyorum arkadaşlar. Kan nişaya xwe binêrin di kurmancî de cinavka vegerok xwe her tim xweruye. Ji ber ku qartafan da wan kesan her wekî din nagire, zayen de mejerê jî diyar nake. Arkadaşlar diyor ki bu notta, Türkçe'de kurmancı'da dönüşlük zamiri olan xwe her zaman yalın haldedir. Hiçbir ek almadığı için, işte büküm eki, kişi eki ve benzeri ekler almadığı için cinsiyeti ve sayıyı da belli etmez arkadaşlar. Biz xwe'ye bakarak cinsiyet ya da işte tekillik çoğulluğu anlayamayız. Örneklerine bakalım. Numuneyan binerin. Zilan xwe dibîne, divir de xwe êdî meye, ne wisa zilan çojine êdî meye. Herkes bêjim elî xwe dibîne, hewcetine ez qartafek bênim vir, lêz fehm dikim ku ew êdî bû elî yani mêrem qala mêrekî dikin êdî. Yani zayen nêre êdî. An jî heke zarok xwe dibînin, divir de ji vê nê fehm dikim ku pirjmarin, ne wisa kabûnerin. Her tim xwe, her tim xweriye, lê yek de mê bû, yekî de nêr bû, diya dawî de jî pirjmar bû. Arkadaşlar, Zilan kendini görüyor, Ali kendini görüyor, çocuklar kendilerini görüyorlar. Hepsinde tek xwe kullandım, hiçbir eklemedim. Ama neyden anlıyorum? Cümlenin kendisinden, örneğin işte Zilan dememden, Ali dememden ya da dibinin dememden, bakın tekil, çoğul ya da dişi, her üçünün de yerine kullanılabildiğini görüyorum burada. Hiçbir ek almadan. Normalde neydi? Bizim işte cinsiyet belirten eklerimiz vardı. Ona göre büküm eki getiriyorduk. Ona göre vekatandek getiriyorduk. Ya da tekillik çoğulluğa göre değişiyordu her şey ama bakın hiçbir şey değişmiyor. Xwe'ye asla hiçbir şey eklenmiyor. Unutmuyoruz bunu. İşte burada Türkçeden ayrılıyor. Asla hiçbir ek almıyor. Her zaman yalın halde. Hatta bizim böyle hep tamlama yaparken hani işte birincisi vekatandek, ikincisi tavan diyorduk ya işte diyanme dediğimiz gibi. Ama bakın hep kuşka xwe falan dedik. Asla onu bükmedik, büküme uğratmadık tamlama olmasına rağmen. Nahalçem hindariye binerin virde belsif hene em behevdire çekindiysa ez limala nokta rudinim. Ez bêjim ez limala min an ez limala xwe. Ez limala min an xwe. Kabûnerin tekildarê ezê. Min tekildarê ezê nabe. Heke tekilî hebe, me gotibû divê ez bêjim xwe. Ev ê karên neqedînin. Ev ê karên xwe neqedînin an ev ê karên me neqedînin. Kar karê ki ew giring e. Heke kar karê wan bidîsa vem bêjin ev ê karên xwe neqedînin. Lê heke kar ne karê wan be tekilî tune be divê em bêjin ev ê karên xwe ev ê karên me neqedînin hevano. Yani her duce çedbe gorî revşe. Arkadaşlar bunu Türkçe açıklayayım. Şimdi onlar ödevlerini işlerini bitirmeyecekler. Şimdi ben burada dersem ki xwe onlar işlerini bitirmeyecekler anlamını veriyorum. Peki neyi anlıyorum? İşin onlara ait olduğunu anlıyorum. Ama ben burada me dersem eve karên me neqedînin onlar bizim işlerimizi bitirmeyecekler anlıyorum. Birinde alaka var. Alaka varsa xwe diyorum. Birinde alaka yok. Alaka yoksa istediğimi kullanabiliyorum. Yani ikisi de
Her iki durumda doğru. Bakın burada alaka olduğu için kesinlikle min diyemem. Ezle min diyemem. Ama burada olabilir de olmayabilir de. Buna bağlı değişir. Emdiyasiyen binerin ez o xuşka nokta nokta diçim beriye ez o xuşka min an ez o xuşka xwe. Kabının hemen şekli. Tekli heyne. Yoksa ez o min nabe me got nahayim bahevdu. Nexwe divê çi be? Divê ez o xuşka xwe be. Yine arkadaşlar ben ve kız kardeşim Beri yani böyle o koyun sağmaya giden kadınlar. Kız kardeş benim kız kardeşim olduğu için, alakalı olduğu için artık hue kullanıyorum arkadaşlar. Ben ve benim kız kardeşim gidiyoruz demiyorum. Ben ve kız kardeşim diyorum. Yani ikinci teyit etme yöntemimiz buydu. O anlamda hue ile veriyorum. Ez o xuşka nokta nokta dişim beriye. Ez o xuşka min an ez o xuşka ve. Şomet got yani peqaz ez be min nabet birde. Nexwe çi be? Edi em femdikin ku xuşka kesek edine. Nexwe ez o xuşka ve. Yine arkadaşlar burada ben ve işte kız kardeş yine gidiyoruz diyorum ama min diyemem. Çünkü eğer benim kız kardeşimse xwe demek zorundayım. Böyle bir yani min kesinlikle yanlış. Eğer ben ez o xuşka ve dersem ben ve onun kız kardeş demiş oluyorum. Zaten alaka olmadığı için de kullanabiliyorum artık. Emi bihavalin nokta nokta verin daveti. Çi be emi bihavalin xwere an emi bihavalin mere. Em heye tekili heye em ji vana fem dikin. Xwe me nabe hevano. Emu me nabe. Tekili hebe divê çi bêjim? Ez bêjim emi bihavalên xwere werin davete. Belê hevalino ev micacî wisa bû hêvî dikim bi kêrî ve hat hatta waneyekê din li xwe baş binirin, li xwe muqate bin hevalino, xatirê we. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Umarım sizin için de faydalı bir ders olmuştur. Dediğim gibi bu böyle kitaplarda böyle birinci kural, ikinci kural gibi görmeyeceğiniz bir konu. Bu bizim artık biraz tecrübeyle az çok belirlediğimiz şeyler aslında. Çok da yazılı şeyler değil. Umarım sizin de işinize yarar. Belki derse kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.